Gece yarısı olduğunda Udolpho Şatosu'nda kimsenin koridorlara çıkmaması gerektiği söylenirdi. Çünkü yıllardır kapalı tutulan kuzey kanadından gelen ayak seslerini takip eden hiç kimse, geri döndüğünde aynı insan olmamıştı. Bazıları gördüklerini anlatmayı reddetti. Bazıları ise tek bir kelime bile edemeden akıl sağlığını yitirdi. Fakat kimse o koridorun sonunda ne olduğunu gerçekten bilmiyordu. Ta ki genç Emily, kaderini sonsuza dek değiştirecek o ağır demir kapının önünde durana kadar. Bu gece anlatacağımız hikaye, yalnızca eski bir şatoda yaşanan gizemlerden ibaret değil. Açgözlülüğün, korkunun ve insan zihninin karanlıkta neler yaratabileceğinin öyküsü. Her kapının ardında yeni bir sır, her gölgenin içinde yeni bir tehdit saklı. Gerçek ile hayalin birbirine karıştığı bu yolculukta, duyacağınız her ses sizi bir adım daha Udolpho Şatosu'nun derinliklerine çekecek. Işıkların ulaşamadığı taş koridorlarda yankılanan fısıltıları dinlemeye hazırsanız, hikayemiz şimdi başlıyor. Garonne Nehri'nin hoş kıyılarında, Gaskonya eyaletinde, 1584 yılında, Monsieur Saint Aubert'ın şatosu. Pencerelerinden şu nehir boyunca uzanan Guyenne ve Gascony'nin pastoral manzaraları, nehir ve bol ormanlar ve asmalar, zeytin plantasyonları vardı. Güneyde manzara şuydu: bulutlarla örtülü olan görkemli Pireneler ile çevrili. Korkunç şekiller sergiliyor, görülüyor ve tekrar kayboluyor, kısmi buharlar yuvarlanırken boyunca. Bazen çorak ve havanın mavi tonunda parlıyordu. Ve bazen kasvetli çam ormanlarıyla kaşlarını çatırdı, bu ormanlar aşağıya doğru süzülürdü. Bu devasa uçurumlar, yumuşak yeşil eteklerinde asılı olan otlaklar ve ormanlar. Sürüleri ve sürüleri arasında ve basit kulübeler, yukarıdaki kayalıkları tırmandıktan sonra çok sevinirdi dinlenmek. Kuzeyde ve doğuda Guyenne ve Languedoc ovaları uzaklığın sisinde kaybolmuştu. Batıda ise Gascony, Biscay suları. 1. Saint Aubert, eşi ve kızıyla birlikte Kızıl'ın kenarında dolaşmayı severdi. Garonne ve dalgalarında süzülen müziği dinlemek. Biliyordu pastoral sadelik dışında başka biçimlerdeki yaşam. Eşcinsel ve dünyanın yoğun ortamlarında. Ama iltifat eden bir portre kalbinin gençliğinde tanımladığı insanlık. Onun deneyimi de öyleydi, hüzünle düzeltildi. Yine de, hayatın değişen vizyonları arasında, ilkeleri sarsılmamış, iyiliği soğumamıştı. Ve kalabalıktan çekildi, öfkeden çok acımadan, basit doğa sahnelerine. Edebiyatın saf zevkleri ve ev içi erdemlerin uygulanması. O, ünlü bir ailenin genç kolundan geliyordu ve miras servetinin eksikliğinin karşılanması için tasarlanmıştı, ya evlilikte muhteşem bir ittifakla ya da entrikalarda başarıyla kamu işleri. Ama St. Aubert, bu onuru yerine getiremeyecek kadar güzel bir onur duygusuna sahipti. İkinci umut ve hırsın çok küçük bir kısmı onun dediği şeyi feda etmek için mutluluk, servete ulaşmaya. Babası öldükten sonra çok samimi bir kadınla evlendi. Doğuştan kendisiyle eşit ve üstün değildi servet. Merhum Monsieur St. Aubert'ın cömertliği ya da gösterişi, o kadar çok şey işleriyle doldu ki. Oğlu bir şeyi elden çıkarmak zorunda gördü. Aile mülkünün bir parçası olarak yer aldı ve evliliğinden birkaç yıl sonra burayı eşinin kardeşi, Monsieur Quesnel, küçük bir mülke çekildi Gascony'de. Evlilik mutluluğu ve ebeveynlik görevleri dikkatini bölüyordu, bilgi hazineleri ve dehanının ışıklarıyla birlikte. Bebekliğinden beri bu yere bağlanmıştı. Sık sık çocukken oraya yapılan geziler ve zihnine verilen sevinç izlenimleri beyaz saçlı köylünün evden iyiliğiyle ona emanet edilmişti ve meyve ve kreması asla tükenmemiş. Başarıyla yok edilmemiş koşullar, sık sık sıçradığı yeşil otlaklar, sağlığın coşkusu ve gençlik özgürlüğü, orman altında ilk kez o düşünceli hüzüne kendini kaptırdığı ferahlatıcı bir gölge. Ki sonrasında karakterinin güçlü bir özelliği haline geldi, vahşi yürüyüşler, dağlar dalgalarında yüzdüğü nehir ve uzak ovalar, ki bu sonsuz görünüyordu. Çünkü ilk umutları asla hatırlanmadı Saint Aubert'e, ama coşku ve pişmanlıkla. Sonunda kendini, dünyayı ve buraya çekilerek yılların arzularını gerçekleştirmek için. O zamanlar Halile bina sadece bir yazlık kulübeydi ve kazımlanmış bir yabancı için ilginç olan sadeliğiyle ya da çevre sahne ve bu özelliği oluşturmak için önemli eklemeler gerekliydi. Konforlu aile evi. Aziz Aubert her birine karşı bir tür sevgi hissetti, gençliğinde hatırladığı ve bir kumaşın bir parçasını yaşatmayacaktı.
Taşının kaldırılması ve yeni binanın şu üsluba uyarlanması eski olan, sadece sade ve zarif bir konutla oluşturulmuştu. Tadı Madame St. Aubert, iç kaplamasıyla dikkat çekiciydi ve aynı şekilde mizah sadeliği, mobilyalarda ve az sayıdaki süslerde görülüyordu. Daireler, sakinlerinin tavırlarını belirledi. Kütüphane, şatonun batı tarafını kaplıyordu ve bir antik ve modern dillerdeki en iyi kitapların koleksiyonu. Bu oda bir koruluğa açılmış, hafif bir eğimin alnında duran ve düşen nehre doğru. Uzun ağaçlar ona hüzünlü ve hoş bir gölge veriyordu. Pencerelerden göz, yayılan dalların altında, eşcinsel ve batıya uzanan, solda ise göz önünde bulundurulan zengin bir manzara Pirenelerin cesur uçurumları. Kütüphaneye bitişik bir sera vardı, nadir ve güzel bitkilerle depolanmıştır. Aziz Kâla'nın eğlencelerinden biri için. Aubert, botanik alanında çalışmaktı ve komşu dağlar arasında doğa bilimcinin zihnine lüks bir ziyafet sunarken, sık sık en sevdiği bilimin peşinde. Bazen ona eşlik edilirdi Madame St. Aubert'ın ve sık sık kızının bu küçük gezileri. Bitkileri almak için küçük bir osayır sepet ve soğuk dolu bir sepet varken, bir diğeri ise soğukla dolu çoban kulübesindeki gibi ikramlar için dolaştılar. En romantik ve muhteşem sahnelerin arasında, ne de doğanın düşük çocuklarını gözleminden soyutlamak için muhteşem eserler. Neredeyse hiç görünmeyen kayalıklar arasında yürümekten yorulduğunda ama meraklının basamaklarına ulaşılabilir ve hiçbir iz görünmüyordu bitki örtüsü, ama İzırd'ın ayağının bıraktığı. Bunlardan birini arayacaklardı bu dağların göğsünde öyle güzel süsleyen o yeşil çukurlar. Yüksek ağaç veya sedir ağacının gölgesinde sadeliklerinin tadını çıkarıyorlardı serin deresinin. Sularıyla daha tatlı hale gelen yemek, çim ve yabani çiçekler ile aromatik bitkilerin nefesiyle. Taşlar ve çimenlerin kakması vardı. Sera'nın doğu tarafına bitişik, ovalara bakan Languedoc. Emily'nin kendi adını verdiği ve kitaplarının bulunduğu bir odaydı, çizimleri, müzik aletleri, favori kuşlar ve bitkilerle birlikte. Burada genellikle zarif sanatlarla ilgilenirdi. Sadece çünkü yetiştirildi bu eserler onun zevkine uygundu ve bunda yerli deha. Monsieur ve Madame St. Aubert'ın talimatları onu erken bir yetkin yaptı. Bu odanın pencereleri özellikle hoştu. Aşağı indiler zemin ve evi çevreleyen küçük çim alana açılan göz, badem, palmiye ağaçları. Çiçekli kül ve mert korulukları arasından uzak bir manzara, Garonne'nin dolaştığı yer. Bu eşcinsel iklimin köylüleri genellikle bir akşam, deyin işi tamamlandı. Nehrin kenarında gruplar halinde dans ettiler. Canlı melodileri, zarif adımları, hayali figürleri danslar. Kızların zevkli ve kaprisli uyum tarzıyla sade kıyafetleri, sahneye tamamen Fransız bir karakter katıyordu. Şatonun cephesi, güney bir görünümü taşıyarak dağların ihtişamı. Zemin katta rastik bir salonla kaplıydı ve iki mükemmel oturma odası. Birinci katta, çünkü kulübede ikinci kat yoktu story, yatak odalarına yerleştirilmişti. Sadece bir daire açılıyordu balkon ve genellikle kahvaltı odası olarak kullanılıyordu. Çevredeki arazide St. Aubert çok zevkli iyileştirmeler yapmıştı. Yine de, çocukluk günlerinden hatırladığı nesnelere olan bağlılığı öyleydi ki, bazı durumlarda zevkini duygulara feda etmişti. İki eski vardı binayı gölgeleyen ve manzarayı bölen ağaçlar, St. Aubert bazen zayıf olması gerektiğine inandığını söylerdi düşüşlerine ağladılar. Bu ağaçlara ek olarak, küçük bir koru da dikti. Kayın, çam ve dağ külü. Yükselen bankadan oluşan yüksek bir terasta nehirde, portakal, limon ve palmiye ağaçlarından oluşan bir plantasyon yükseldi. Meyveleri, akşamın serinliğinde, nefis bir koku soluyordu. Bunlarla birlikte başka türlerden birkaç ağaç karıştı. Burada, bol gölge altında nehre doğru görkemli örtüsünü yayan çınar ağacı. Aziz Aubert tarafından çok sevilirdi yazın güzel akşamlarında. Eşi ve çocuklarıyla birlikte oturup izlemek, yapraklarının altında, batmakta olan güneş. Işığın hafif ışığı soluyor uzak manzaradan. Alacakaranlığın gölgeleri çeşitliliğine eritiğin kadar yüz hatları tek bir ayık gritonuna dönüşmüştür. Burada da okumayı severdi ve Madame St. Aubert ile sohbet etti. Ya da çocuklarıyla oynamak, istifa etmek kendisi. Her zaman beraberinde olan o tatlı sevgilerin etkisine maruz kaldı sadelik ve doğa. Sık sık söylemiştir, zevk gözyaşları titriyordu.
Gözleri, bu anların geçen anlardan çok daha keyifli olduğunu düşündü dünyanın hayran olduğu parlak ve çalkantılı sahnelerin arasında. Onun kalp meşguldü. Nadiren söylenebildiği gibi, mutluluk dileği yoktu yaşadığı şeyin ötesinde. Doğru hareket etme bilinci bir ahlaklı bir adama başka hiçbir şeyin veremeyeceği bir huzur olan. Görgü kuralları üzerine onun gibi algılar ve çevredeki her duyguyu iyileştiren kutsa. Alacakaranlığın en derin gölgesi onu en sevdiği çınar ağacından uzaklaştırmadı. Yatıştırıcı saati seviyordu, son ışık tonlarının da söndüğünde. Yıldızlar teker teker ayterde titriyor ve karanlık aynada yansıyor suların için. O saat, diğerlerinden önce. Zihni düşünceli bir şekilde uyandıran şefkati ve çoğu zaman onu yüce bir düşünceye yükseltir. Ay döküldüğünde yapraklar arasında yumuşak ışınlarını hala oyalamıştı. Ve pastoral akşam yemeği altında genellikle krema ve meyveler serilmişti. Sonra, gecenin sessizliğinde, bülbülün şarkısı geldi, tatlılık ve uyanma hüznü. Emekliliğinden beri bildiği mutluluğun ilk kesintileri, iki oğlunun ölümüyle yaşandı. O yaşta onları kaybetti çocuk sadeliği çok büyüleyici ve yine de, Madame için St. Aubert'ın sıkıntısına rağmen, kendi ifadesini tuttu ve bunu katlanmaya çalıştı. Çünkü Felsefeil dediği gibi, aslında hiç yoktu böyle kayıplara karşı onu sakin kılabilecek bir felsefe. Artık bir kızı onundu hayatta kalan tek çocuğu. Ve bebeğinin açılışını izlerken karakteri, endişeli bir sevgiyle, durmaksızın çaba göstererek, bu özellikleri karşı koyabilir, bu özellikler onu bundan sonra mutluluk. Gençliğinde alışılmadık bir zihin hassasiyeti keşfetmişti, sıcak sevgiler ve hazır iyilik. Ancak bunlarla bir dereceye kadar gözlemlenebilirdi kalıcı barışı kabul edemeyecek kadar hassas bir hassasiyet. İlerledikçe gençliğine bu duyarlılık ruhuna düşünceli bir ton ve yumuşaklık katıyordu. Güzelliğe zarafet katan ve onu çok ilginç kılan tavrı dost bir niyetli kişilere itiraz eder. Ama Saint Aubert'ın çok iyi bir şeyi vardı bir cazibeyi erdemden daha çok tercih etme mantığı. Ve yeterince nüfuz edecek kadar güçlü olduğunu görebiliyordu ki bu büyü. Sahibine çok tehlikeliydi ve bir karaktere sahip olmasına izin verilmiyordu kutsa. Bu nedenle, onun zihnini güçlendirmeye çalıştı, onu canlandırmak için öz kontrol alışkanlıkları. İlk dürtüsünü reddetmeyi öğretmek için duygularını ve serin bir incelemeyle hayal kırıklıklarına bakmasını bazen önüne atıyordu. Ama önce direnmesini söyledi izlenimleri ve o sağlam zihin onurunu elde etmek için sadece bunu başarabilir tutkuları dengeleyin ve bizimle uyum sağlayacak kadar bizi taşıyın doğa. Koşulların ötesinde bir ders verdi kendine, dayanıklılık. Çünkü sık sık, görünüşte kayıtsızca, gözyaşları ve mücadeleleri. Bu da onun temkinli olmasının ona sebep olmasına neden oldu. Şahsen Emily annesine benziyordu. Aynı zarif simetriye sahip formu, aynı zarif yüz hatları ve aynı mavi gözler. Şefkatle doluydu tatlılık. Ama ne kadar güzel olursa olsun, bu onun çeşitli ifadesiyle yüz ifadesi. Konuşma zihninin daha güzel duygularını uyandırırken, etrafına öyle büyüleyici bir zarafet attı. O eğilimli renkler, dikkatsiz gözleri uzaklaştıran ve dünyanın bulaşıcı çemberinde ölür. Aziz Aubert, anlayışını en titiz özenle geliştirdi. O verdi bilimlere genel bir bakış açısı ve her alana tam bir aşina vardı zarif edebiyatın bir parçası vardı. Ona Latince ve İngilizce öğretti. Özellikle de onun bunu başarması için en iyi şairlerinin yüce değerini anlayın. Gençliğinde keşfetti dahi eserlere olan bir zevk ve aynı zamanda St. Aubert ilkesiydi bu eğilimi olarak, mutluluğun her masum yolunu teşvik etmeye karar veriyordu. İyi bilgilendirilmiş zihin, derdi diye sorardı, en iyi güvenliktir. Aptallık ve ahlaksızlığın bulaşması. Boş zihin sürekli tetikte rahatlamış ve hataya dalmaya. Tembelliğin durgunluğundan kaçmak için hazır. Fikirlerle birlikte saklayın, düşünmenin zevkini öğretin ve cazibeler dışarıdaki dünya, t.s. İçimdeki dünya, düşünce ve yetiştirme. Mutluluk için eşit derecede gereklidir bir ülke ve şehir hayatı. İlkinde huzursuz hisleri önlerler tembellik ve yarattıkları zevkten yüce bir zevk sunarlar güzel ve görkemli. İkincisinde ise dağılma daha az bir nesne haline getirilir zorunlu ve dolayısıyla ilgi açısından. Emily'nin sahnelerde dolaşmak ilk zevklerinden biriydi doğa. En çok sevdiği şey yumuşak ve parlayan manzarada da değildi. Dağın etrafındaki vahşi ormanları daha çok seviyordu.
Ve daha fazlası dağın muhteşem çukurları. Sessizlik ve ihtişamın yalnızlık kalbine kutsal bir hayranlık bıraktı ve düşüncelerini gökyüzü ve yeryüzü tanrısı. Böyle sahnelerde sık sık kalır, hüzünlü bir büyü yıl sarılmış. Batıdan son gün parıltısı solana kadar. Ta ki yalnız bir koyun çanının sesi ya da uzaktan bir bekçi köpeğinin havlaması akşamın sessizliğinde tüm bunlar bozuldu. Sonra, ormanın karanlığı, yapraklarının ara ara esintide titremesi. Yarasa, uçuşuyor alacakaranlıkta. Şimdi görünen ve kaybolmuş kulübe ışıkları, zihnini çabaya uyandıran ve coşku ve şiir. En sevdiği yürüyüş, Saint Aubert'e ait küçük bir balıkçı evine gitmekti. Pirenelerden inen bir derenin kenarında odunlu bir vadi ve, kayalarının arasında köpürdükten sonra, gölgelerin altında sessizce dolanmış düşündü. Bu vadi çevreleyen ormanın üzerinde, yüksek zirveler yükseliyordu Pireneler. Genellikle aşağıdaki açıklıklardan göze çarpan Pireneler. Bazen sadece bir kayanın parçalanmış yüzü görülürdü, taçlarında yabani çalılıklar bulunurdu. Ya da bir uçurumda oturmuş, koyu selvi ağacının gölgesinde oturan bir çoban kulübesi. Ya da kül sallıyordu. Ormanın derin derinliklerinden çıkan açıklık uzak manzara. Zengin otlaklar ve asma kaplı yamaçların olduğu Gascony yavaş yavaş ovalara doğru geriledi. Ve orada, kıvrımlı kıyılarda garon, koruluklar, köyler ve villalar, hatları yumuşatılmıştı uzaklık. Gözden eriyip zengin ve uyumlu bir tona dönüşmüştü. Burası da Saint Aubert'ın en sevdiği sığınacağı yerdi ve sık sık oraya giderdi öğle yemeği. Coşkusundan çekildi, eşi, kızı ve kitaplarıyla birlikte. Ya da tatlı akşam saatinde sessiz alacakaranlığı karşılamak ya da dinlemek için bülbülün müziği. Bazen de kendi müziğini de getiriyordu ve her peri yankısını obasının nazik aksanlarıyla uyandırdı. Ve çoğu zaman Emily'nin sesinin tonları dalgalardan tatlılık çekiyordu. Bu dalgaların üzerine titrediler. Bu satırlar kimseye kazınmamıştır. Bu nedenle Emily başvuramazdı, onları kendi kendine duyuyordu, ama kesinlikle bu renklerin perisiydi. Sahip olmak tanıdığı küçük çevreye göz gezdirdi. Bir kişi tarafından alıkoyulmadan kime hitap edilebileceğine dair şüphe üzerine dinlenmek zorunda. Kaldı belirsizlik, bu belirsizlik. Boş bir zihni için daha acı verici olurdu, onun için olduğundan daha iyiydi. Bu durumu katlanmak için boş vakti yoktu, önemsiz başlangıçta, sık sık hatırlanarak önem kazanmak. Küçük gösteri heyecanlandırmıştı, çünkü onun varsaymayı engelleyen bir kararsızlık varsaydı. Sone'ye ilham verdi, ona da inanmamasını yasakladı, vefat etti ve olay, kitapları, çalışmaları ve sosyal hayır kurumlarının kullanımı. Bu dönemden kısa bir süre sonra, onun hastalığı endişesini uyandırdı, ateşle yakalanan babası, ki bu bir şey olarak düşünülmese de tehlikeli türden, yapısına ciddi bir şok veriyordu. Madame St. Aubert ve Emily ona durmaksızın özenle baktı. Ama iyileşmesi çok yavaştı ve, sağlığına doğru ilerledikçe, Madame zayıflıyor gibiydi. Hava alacak kadar iyileştikten sonra ziyaret ettiği ilk sahne ona aitti, en sevdiğim balıkçılık evi. Oraya bir sepet erzak gönderildi, kitaplarla birlikte, ve Emily'nin lutosu var. Balık tutma aletleri için hiçbir işe yaramadı. Çünkü asla yapamazdı, işkence etmekte ya da yıkmakta eğlence bulur. Yaklaşık bir saat boyunca botanizasyona odaklandıktan sonra akşam yemeği servis edildi. Burası bir yemekti, tekrar burayı ziyaret etme izni verildiği için minnettarlık leke. Tatlılık verdi ve aile mutluluğu yine bunların altında gülümsedi gözlükler. Monsieur St. Aubert alışılmadık bir neşeyle sohbet etti, her nesne duyularını sevindirdi. Doğanın ilk bakışından gelen ferahlatıcı zevk. Hastalık acısından ve hasta odasının hapsedilmesinden sonra, sağlıkta olanların kavramları ve tanımları ile birlikte bulundu. Yeşil ormanlar ve otlaklar, çiçekli çim, gökyüzünün mavi iç bükeyi, ılık hava. Berrak derenin mırıltısı ve hatta her küçük böceğin uğultusu gölge. Ruhu canlandırıyor gibi görünüyor ve sadece varoluşu mutluluk haline getiriyor. Madame Saint Aubert, kocasının neşesi ve iyileşmesiyle yeniden canlandı. Son zamanlarda onu ezen huzursuzluğun farkında değildi. Ve bu romantik vadinin ormanlık yürüyüş yollarında yürürken ve sohbet ederken onunla ve kızıyla birlikte, sık sık onlara sırayla bir bakış açısıyla bakıyordu, gözlerini yaşlarla dolduran bir şefkat.
Saint Aubert bunu gözlemlemiştir birden fazla kez ve duyguları için nazikçe azarladı. Ama sadece yapabiliyordu gülümsemek, onun ve Emily'nin elini tutmak ve daha çok ağlamak. Şefkati hissetti, coşku neredeyse acı verici bir derecede kendini kaptı. Onun yüz hatları ciddi bir hava aldı ve gizlice dayanamazdı iç çekerek, belki bir gün bu anlara geri dönüp bakacağım, mutluluğumun zirvesine, umutsuz bir pişmanlıkla. Ama onları kötüye kullanmayayım, işe yaramaz beklentiyle. Umarım kaybı yas tutacak şekilde yaşamayayım bana hayattan daha değerli olanları. Zihninin düşünceli öfkesini hafifletmek ya da belki de şımartmak için söyledi Emily. Dokunmayı bildiği Lut'u böyle tatlı bir duyguyla getirdi. Çizim yaparken balıkçılık evinin yakınında, enstrümanın tonlarını duyunca şaşırdı. Lezzet eliyle uyandırılan ve hüzünlü bir hava söylerken, muhteşem bir melodi tüm dikkatini çekti. Derin bir sessizlikle dinledi, yerinden hareket etmekten korkuyor. Adımlarının sesi onu etkilemez, müziğin bir notası kaybolması ya da müzisyeni rahatsız etmesi gerekiyor. Her şey bina olmadan hareketsizdi ve kimse görünmedi. Devam etti, dinle, ta ki çekingenlik şaşırtıp sevindirene kadar. Artan bir çekingenlik daha önce gördüğü kalemle çizilmiş çizgileri hatırlayarak. Ve o devam mı etmeli, dönmeli miyim diye tereddüt etti. Duraklarken müzik kesildi. Ve kısa bir tereddütten sonra, cesaretini toplayarak balıkçılık evine ilerledi ve yavaşlayan adımlar ve boş bulundu. Lutası masanın üzerinde duruyordu. Her şey rahatsız edilmemiş gibi görünüyordu ve bunun başka bir enstrüman olduğuna inanmaya başladı. Hatırlayana kadar, bininci ve Madame Saint Aubert'i takip ettiğinde bunu duydu. Bu noktadan itibaren Lut'u pencere koltuğunda bırakıldı. Endişelenmişti ama biliyordu bu yüzden değil. Akşamın hüzünlü karanlığı ve derin sessizlik, sadece yaprakların hafif titremesiyle bölünen bu yer. Onu daha da yükseltiyordu, hayali endişeler vardı ve binadan ayrılmak istiyordu. Ama kendini bayıldığını hissetti ve oturdu. Kendini toparlamaya çalışırken, dizel paneldeki kalemle çizilmiş çizgiler gözüne geldi. Diye başladı, sanki yapmış gibi. Bir yabancı gördü, ama ruhunun titremesini yenmeye çalışarak ayağa kalktı ve pencereye gitti. Önceki hatlara göre şimdi fark etti, diğerleri eklendi ve içinde adı geçti. Artık bu yazıların kendisine hitap ettiğinden şüphe çekmiyordu ama önceden olduğu gibi. Kimin tarafından yazılabileceği kadar cahil. Düşünürken, bina dışında bir adım sesi duyduğunu sandım ve yine alarma hissettim. Lut'unu yakaladı ve aceleyle uzaklaştı. Monsieur ve Madame St. Aubert vadinin yanlarından dolanan küçük bir patikada buluştu. Yeşil bir zirveye ulaştıktan sonra, palmiye ağaçlarının gölgesinde ve Gascony'nin vadileri ve ovalarında kendilerini çim üzerinde otururlardı ve gözleri görkemli sahnede gezdi ve tatlı nefesi içine çektiler çiçekler ve otlar. Üzerine çimleri zenginleştiren Emily çaldı ve birkaç şarkı söyledi, en sevdikleri havalar. Onun çok sevdiği ifadenin inceliğiyle mükemmeldi. Müzik ve sohbet onları bu büyüleyici yerde tuttu, ta ki Sun'un son ışığı ovalarda uyuyordu. Beyaz yelkenlerin süzülmesine kadar dağların altında, Garonne'nin dolaştığı yer kararmıştı ve karanlık akşam manzarayı kapladı. Hüzünlü ama hoş olmayan bir karamsarlıktı. St. Aubert ve ailesi ayağa kalktı ve yerden pişmanlıkla ayrıldı. Ah, Madame St. Aubert, onu sonsuza dek bıraktığını bilmiyordu. Balıkçılık evine vardıklarında bileziğini kaçırdı ve hatırladı, akşam yemeğinden sonra kolundan alıp masanın üzerine bıraktığını yürümeye başladığında. Uzun bir arayıştan sonra, Emily çok aktifti, kaybına kabullenmek zorunda kaldı. Bu bilekliği ne yaptı onun için değerli olan, kızının minyatürü ve ona bağlıydı. Çarpıcı bir benzerlik görmüştür ve sadece birkaç ay önce boyanmıştı önce. Emily bileziğin gerçekten kaybolduğuna ikna olunca utandı ve düşünceli oldu. Bir yabancı vardı balıkçı evinde, yokluğunda Lut ve ek hatlar Pencil, ona zaten bildirmişti. Bu satırların ifadesine göre öyle değil, şairin, müzisyenin ve hırsızın aynı kişi. Ama duyduğu müzik, yazdığı replikler görüldü ve resmin kayboluşu, koşullar çok olağanüstü. Bahsetmekten kaçınılmaz bir şekilde zorlandı onlar. Ancak gizlice balıkçılık evini bir daha ziyaret etmemeye kararlı oldu, Monsieur ya da Madame St. Aubert olmadan. Düşünceli bir şekilde şatoya döndüler, Emily olayı düşünüyordu, az önce oldu. Aziz Aubert, huzurlu bir minnettarlıkla kutsamalar üzerine düşünüyor, sahip olmuştu.
ve Madame St. Aubert, kızının fotoğrafını kaybetmek. Eve yaklaştıkça, etrafında alışılmadık bir hareketlilik gözlemledi. Sesler net bir şekilde duyuldu. Ağaçların arasından hizmetçiler ve atlar geçerken görüldü ve sonunda bir arabanın tekerlekleri yuvarlanıyordu. Ön tarafın görüş alanına geldikten sonra bir lendo, dumanlı atlarla bir şato önündeki küçük çimde belirdi. Saint Aubert, kayınbiraderinin kıyafetlerini fark etti ve salonda Monsieur ve Madame Quesnel'in çoktan içeri girdiğini gördüler. Paris'e biraz bırakmışlardı günler önce ve sadece 10 mil uzaklıktaki malikanelerine doğru yoldaydılar. La Vallée ve Monsieur Quesnel'in birkaç yıl önce Saint Aubert. Bu beyefendi, Madame St. Aubert'ın tek kardeşiydi. Ama bağlar ilişkinin hiçbir zaman dostlukla güçlendirilmediğini, aralarındaki ilişki sık değildi. 1000. Quesnel yaşamıştı tamamen dünyada, hedefi sonuçtu, ihtişam amaçtı zevkinden. Ve hitap yeteneği ve karakter bilgisi onu taşıyordu neredeyse tüm kurduklarını gerçekleştirmeye. Doğru ilerledi. Böyle bir adam tarafından St. Aubert'ın erdemlerinin gözden kaçırdı. Ya da saf zevki, sadeliği ve ölçülü istekleri zayıf bir zekanın ve sınırlı görüşlerin işaretleri olarak görülürdü. Evliliği Saint Aubert ile olan kız kardeşi onun hırsına utanç vermişti. Çünkü o öyleydi, kurduğu evlilik bağının onun ulaşmasına yardımcı olmasını amaçladı çok istediği. Sonuç ve bazı tekliflerde bulundu, rütbesi ve serveti en sıcak umudunu yücelten kişiler. Ama kız kardeşi, kim daha sonra Aziz Aubert tarafından da hitap edildi. Algılandı ya da algıladığını düşündü. Mutluluk ve ihtişam aynı değil ve tereddüt etmeden sonuncusunu bırakıp ilkini elde edin. Monsieur Quesnel mi onları aynı sanıyor ya da düşünmese? Kendi hayatını feda etmeye hazırdı kız kardeşin barışı kendi hırsının tatmin edileceği için. Ve onun üzerine Aziz Aubert ile evliliği. Ruhsuz kadınına karşı duyduğu küçümsemeyi özel olarak ifade etti, davranış ve izin verdiği bağlantının ilgisi. Ama Madame Saint Aubert bu hakareti kocasından gizledi, belki de ilk kez hissetti. Kalbinde bir kin yandı. Ve kendi onuruna saygı gösterse de, tedbirli düşüncelerle birleşerek bunu ifade etmesini kaçırmadı. Kırgınlık, Amy'ye karşı tavrında her zaman hafif bir çekingen vardı. Quesnel, ki bunu hem anlıyor hem de hissediyordu. Kendi evliliğinde kız kardeşinin örneğini takip etmedi. Hanımefendisi bir İtalyan ve doğumlu bir varis. Ve doğası ve eğitimi gereği kibirli biriydi ve hafif bir kadın. Şimdi geceyi Saint Aubert ile geçirmeye karar verdiler. Ve şato olduğu gibi hizmetçilerini barındıracak kadar büyük olmadığından, hizmetçiler serbest bırakıldı komşu köy. İlk iltifatlar bittiğinde ve gece için yapılan düzenlemeler bininci. Quesnel'in sergiye başlamasına başladı. Zeka ve bağlantıları, St. Aubert ise yeterince uzun süre kalmıştı emeklilik. Bu konuları yenilikleriyle tavsiye ederek dinledik, sabır ve ilgi derecesi. Misafiri bunu alçak gönüllülük olarak karıştırdı, merak ediyor. Sonuncusu ise gerçekten de çalkantılı birkaç kutlamayı tanımlıyordu o dönemin Henry III'ün sarayına. Bir ayrıntıyla, bu, gösterişinin bir nebze telafi edilmesini sağlıyordu. Ama, konuşmaya geldiğinde Duque de Joyeus'un karakteri, gizli bir antlaşmanın kendisi olduğunu bildiği Port ile müzakere ve Henry of Navarre'nin bulunduğu ışık hakkında kabul edildikten sonra, 1000. Saint Aubert önceki deneyimini yeterince hatırladı, misafirinin sadece daha düşük bir politikacı sınıfından olabileceğinden emin olmuştu. Ve kendini adadığı konuların öneminden dolayı ait olduğunu iddia ettiği rütbede olamazdı. Görüşler 1000. Quesnel tarafından sunulan bu tür kişiler, St. Aubert'ın cevap vermeyi beklediği gibiydi. Çünkü misafirinin ne hissedecek insanlığı ne de algılayacak bir yeteneği olduğunu biliyordu. Ne adil olan ise, bu arada Madame Quesnel, Madame St. Aubert'e hayranlık için, hayatını bu uzak köşede geçirebilmesine hayranlık duyuyordu. Dünya, onun dediği gibi ve muhtemelen heyecan verici bir dilekten bahsediyordu, kıskançlık. Az önce gerçekleşen baloların, ziyafetlerin ve geçit törenlerinin ihtişamı mahkeme tarafından, Joyeuse Dükü'nün düğünü onuruna verildi. Kraliçenin kız kardeşi Margaret of Lorraine, eşit derecede anlattı gördüğü ihtişam ve ondan geldiği şey, incelik hariç tutuldu. Emily ise canlı hayal kurarken tutkuyla dinlerken gençlik merakı, duyduğu sahneleri daha da büyüttü.
Ve Madame Saint Aubert, ailesine bakarken, gözlerine bir damla yaş dolduğunu hissetti. Mutluluğu lütfe etsin, Erdem sadece onu verebilir. Şimdi 12 yıl oldu. Aziz Aubert, dedi bininci Quesnel, aile mülkünü satın aldım. Bir yerde yaklaşık orada, diye yanıtladı Saint Aubert, iç çekişini bastırarak. Yakında oraya geldiğim üzerinden 5 yıl, diye devam etti Quesnel. Paris için ve onun komşusu dünyada yaşanacak tek yer. Ben de öyleyim, siyasete dalmış ve elimde o kadar çok önemli mesele var ki. 1-2 ay bile kaçırmakta zorlanıyor. Aziz Aubert sessiz kalarak bininci Quesnel devam etti. Bazen nasıl olduğunu merak ettim, başkentte yaşamış ve arkadaşlığa alışkın olan. Siz, başka yerlerde var olabilirsiniz. Özellikle bu kadar uzak bir ülkede, ki burada ne duyuyor, ne de görebiliyor. Kısacası neredeyse bilinçsiz oluyor hayat. Ailem ve kendim için yaşıyorum, dedi Aziz Aubert, şimdi sadece mutluluğu bilmekten memnundum. Eskiden hayatı biliyordum. Yani iyileştirmeler için 30 ya da 40 bin livre harcayacağım, dedi bininci Quesnel, St. Aubert'ın sözlerini fark etmeden böyle görünmüyordu. İçin gelecek yaz, buraya arkadaşlarımı, Durfort Dükü ve Markis Ramond. Benimle 1-2 ay geçirmek için. St. Aubert, bu planlanan iyileştirmelerle ilgili sorgulamasına. Kendisinin şatonun tüm doğu kanadı boyunca ilerleyip alana bir dizi ahırlar. O zaman bir salla inşa edeceğim, dedi. Bir salla ahır, bir salon. Bir salle au komün ve birçok oda hizmetçiler için. Çünkü şu anda benim 1/3 için yer yok, kendi halkını. Babamızın evini ağırlıyordu, dedi St. Aubert, eski malikanenin bu şekilde iyileştirileceğine üzülürken ve bu bir küçük olan. O günlerden beri anlayışlarımız biraz genişledi, dedi bininci Quesnel, o zamanlar düzgün bir yaşam tarzının olmayacağı düşünülüyordu, şimdi dayan. Sakin St. Aubert bile bu sözler karşısında utandı, ama onun öfke kısa sürede küçümsemeye dönüştü. Şatonun çevresindeki zemin ağaçlarla çevrili, bazılarını kesmek istiyorum. Ağaçları da kesin, dedi Aziz Aubert. Elbette, neden yapmayayım ki? Beklentilerimi bölüyorlar. Bir şatonun tüm güney tarafına dallarını yayan chestnut ve o kadar eski ki. Bana gövdesinin çukurunun 1-12 adam. Heyecanın neredeyse hiç kullanılamayacağını iddia etmez, ya da güzellik. Böyle özsüz yaşlı bir ağaçta. Aman tanrım, diye bağırdı St. Aubert, kesinlikle yapmayacaksın, yüzyıllardır gelişen o asil kestane koşkulu, malikane. Mevcut malikane inşa edildiğinde olgunluk dönemindeydi. Nasıl gençliğimde sık sık onun geniş dallarının arasına tırmanmış. İçimde oturmuşum yaprakların arasında, yukarıda ağır yağmur damladığı için. Ve bir yağmur damlası bana ulaştı. Bazen elimde kitap tutarak ne kadar sık oturmuşum okuyordu ve bazen dalların arasından geniş bir alana bakıyordu, manzara ve batmakta olan güneş. Ta ki alacakaranlık gelene kadar ve kuşları eve getirene kadar yapraklar arasındaki küçük yuvalarına. Ne kadar sık, ama affedersiniz, ekledi St. Aubert, ikisini de konuşamayan bir adamla konuştuğunu hatırlayarak duygularını anlamaya da izin vermemeye çalışarak, zamanlardan ve duygulardan bahsediyorum, o saygıdeğer ağacı koruyacaktadı. Kadar eski moda bir şey. Kesinlikle inecek, dedi bininci Quesnel, sanırım kestane yığınlarının arasına birkaç Lombardiya kavak ekeceğim. Ki bunu yapacağım caddenin ayrılması. Madame Quesnel kavak ağacına düşkün ve bana nasıl olduğunu anlatıyor, Venedik'e çok uzak olmayan amcasının bir villasını süslüyor. Gerçekten Brenta Nehri'nin kıyısında, diye devam etti St. Aubert, burada ağaçlı formu çam ve servi ile karışmış. Ve hafif ve zarif portikler ile kolonadlar üzerinde oynuyorsa, şüphesiz, sahneyi süslüyor. Ama ormanın devleri arasında ve yakınlarda ağır bir gotik malikane. Peki, efendim, dedi bininci Quesnel, itiraz etmeyeceğim seninle. Fikirlerimiz tamamen uyuşmadan önce Paris'e dönmelisiniz. Ama Venedik hakkında konuşurken, gelecek yaz oraya gitmeyi düşünüyorum. Olaylar beni aynı villayı da sahiplenmeye çağırabilir. Ki bunu söylüyorlar, ben hayal edilebilecek en çekici kişiyim. O halde ben ayrılacağım bir yıl daha geçmeye gideceğimden bahsediyorum ve belki de kalmaya meyilli olabilirim İtalya'da bir zaman. Emily, onun kalmaya istekli olduğunu duyunca biraz şaşırdı, yurt dışında.
Paris'te varlığının bu kadar gerekli olduğunu söyledikten sonra, 1-2 ay boyunca zorlanarak kaçırabilirdi. Ama St. Aubert adamın kendini önemsediğini o kadar iyi anlıyordu ki bu özelliği merak edemeyecekti. Ve bu öngörülen iyileştirmelerin ertelenmesi ihtimali ona veriyordu bir umudu. Belki de hiç gerçekleşmeyeceğine dair bir umut. Gece ayrılmadan önce, 1000. Quesnel St. Aubert yalnız kaldı ve başka bir odaya çekildiler, orada oldukça uzun zaman. Bu konuşmanın konusu bilinmiyordu. Ama, her neyse, St. Aubert akşam yemeği odasına döndüğünde çok rahatsız olmuştu ve bazen yüzüne bir hüzün gölgesi çökmüştür. Madame Saint Aubert'i alarma saldı. Yalnız kaldıklarında, sormaya meyilliydi ama zihnin inceliği, ki bu her zaman onun içinde ortaya çıkmıştı, davranışlarını tutturdu. St. Aubert onu böyle bir şekilde istiyorsa bunu düşündü. Endişe ettiği konuyu bildiği için onun sorularını beklemeyecekti. Ertesi gün, 1000. Quesnel ayrılmadan önce, ikinci bir konferansı oldu Saint Aubert ile birlikte. Misafirler, şatoda yemek yedikten sonra, günün serinliğinde yola çıktılar. Eporville, ona ve Madame St. Aubert'e acil bir davet verdikleri yer, ihtişamlarını sergilemenin kibirinden değil, arkadaşlarını mutlu etmek. Emily, varlıklarının verdiği özgürlüğe sevinçle geri döndü, kitaplarına, yürüyüşlerine ve 1000. ile arasındaki mantıklı sohbete bağlı. Madame St. Aubert, üstelik onların teslim edilmesine seviniyor gibi görünüyordu, kibir ve hafifliğin dayattığı zincirlerden. Madame Saint Aubert, her zamanki akşam yürüyüşlerini paylaşmaktan kendini affetti. Kendisinin iyi olmadığını şikayet etti ve Saint Aubert ile Emily dışarı çıktı birlikte. Dağlara doğru yürüyüş yaptılar, bazı yaşlı emeklileri ziyaret etmeyi planladılar. St. Aubert'ın çok ılımlı geliriyle desteklemeyi başardığı St. Aubert'ın sırf mekanını destekledi. Ancak 1000. Quesnel'in çok büyük bir büyüsüz olduğu muhtemeldir. Bunu başardı. Emeklilerine haftalık maaşlarını dağıttıktan sonra, sabırla dinledi bazılarının şikayetlerine. Diğerlerinin şikayetlerine karşılık vermeye ve yumuşatmaya herkesin memnuniyetsizliği, sempati bakışları ve iyilik gülümsemesiyle, Saint Aubert ormandan eve döndü. Orada, gece sonbaharında peri halkı toplanıyor. Köy hikayelerinin anlattığı gibi, yaz gecesini geçirmek için çeşitli oyunlar ve eğlencelerde. Tamsın, ormanın akşam karanlığı her zaman bana çok keyifliydi, dedi Aziz. Aubert'ın zihni artık tatlı bir huzuru yaşadı. Bu da iyi bir eylem yaptığın bilinci ve bu eylemi çevresindeki her nesneden zevk al. Bunu benim gençlik bu kasvet hayallerime binlerce peri vizyonunu çağırırdı ve romantik imgeler. Ve henüz o yükseklikten tamamen duyusuz değilim coşku, şairin rüyasını uyandıran. Ciddi bir şekilde oyalayabilirim derin perdelerin altında, adımlar. Uzaklara dönüştürücü bir göz gönderir, bilinmezlikle dinleyin ve mistik mırıltılarını heyecan verici bir keyifle dinleyin. Woods, ey sevgili babam, dedi Emily, aniden gözyaşı akarken göz önünde bulundurunca. Bu kadar sık hissettiğimi ve benim sanki kimse hissetmemişti, sadece kendim. Ama dinle. İşte süpürme geliyor, ormanların üzerinden ses çıkarıyor, şimdi sönüyor. Ne kadar ciddi, başarılı olan sessizlik. Şimdi rüzgar tekrar yükseliyor. Bu, sanki doğaüstü bir varlık, ormanın ruhunun sesi, geceleri onları gözetler. Ah, orada ne ışık var, ama gitmiş. Ve şimdi tekrar parlıyor. O büyük kestanenin köküne yakın, bakın, efendim. Doğanın bu kadar hayranı mısın, dedi Saint Aubert, ve böylece. Görünüşünü pek tanımıyor muydu, parıltı solucanı için bunu bilmemek mi? Ama gel, diye neşeyle ekledi, biraz daha ileri git, göreceğiz belki periler. Genellikle arkadaşlardır. Parlayan solucan ışığını veriyor ve onlar da onu müzik ve dansla büyüler. Hiçbir şey görmüyor musun? Orada. Emily güldü. Sevgili efendim, dedi, siz bu ittifaka izin verin. Sizi önceden tahmin ettiğimi itiraf edebilirim. Ve neredeyse bir akşam bu dizelerde yaptığım bazı dizeleri tekrar etmeye cesaret edebilir miyim? Woods, hayır, diye yanıtladı St. Aubert, neredeyse reddedilenleri ve Venture Quite Kifak. Zihninde Fageri Fens'i hangi karmaşaların oynadığını duyalım. Eğer sana büyülerinden birini verdiyse, kıskanmana gerek yok periler. Eğer yargınızı büyüleyecek kadar güçlüyse, efendim, dedi Emily.
Resimlerini açıklarken onları kıskanmama gerek yok. Çizgiler şunlar bir tür tökeleme tedbiri olarak. Bu konuya çok uygun olabileceğini düşündüm yeterli ama korkarım çok düzensiz oldular. Aziz Aubert, karısının bulunduğu şatoya ulaşana kadar sessiz kaldı odasına çekildi. Son zamanlarda baskı altında olan halsizlik ve hayal kırıklığı ve misafirlerinin gelişiyle ortaya çıkan çaba askıya alındı, şimdi daha fazla etkinlikle geri döndü. Ertesi gün, belirtiler ateş hastalığı ortaya çıktı ve St. Aubert, tıbbi danışmanlık için göndererek öğrendi, hastalığının, onun hastalığıyla aynı nitelikte bir ateş olduğunu ve bu hastalığın kendisinin de bu hastalığından kaynaklandığını son zamanlarda iyileşti. Gerçekten de enfeksiyonu okula devam ederken kapmıştı üzerine ve hastalığı atacak kadar zayıf olduğu için hemen damarlarında dolaştı ve ağır bir halsizlik yarattı. Ki şikayet etmişti. Eşine duyduğu endişe her şeyi yenen Saint Aubert diğer nedenlerle doktoru evinde tuttu. Hatırladı duygular ve zihnine anlık bir karanlık bürünme getiren yansımalar. Balıkçılık evini en son ziyaret ettiği gün, Madame ile birlikte St. Aubert'ın bir ön sezisini kabul etti ve şimdi bu hastalığın bir ölümcül olan. Ama bunu ondan ve kızından etkili bir şekilde gizledi. Onu yeniden canlandırmaya çalıştı ve onun sürekli çabalarını umarak faydasız olmazdı. Doktor, Saint Aubert tarafından sorulduğunda düzensizliğe dair görüş. Olayın şu şekilde değiştiğini söyledi durumu tespit edemediği durumlar. Madame St. Aubert'ın de öyle olduğunu düşündü daha kararlı bir dili oluşturdu. Ama gözleri bunun sadece ipuçlarını veriyordu. Sık sık endişeli arkadaşlarına acıma ifadesiyle ve şefkat. Sanki onları bekleyen kederi önceden bekliyormuş gibiydi ve bu sadece onların iyiliği. Acıları için pişmanlık duyduğunu söylemek hayat. 7. gün, düzensizlik kriz noktasındaydı. Doktor varsaydı ailesi ise bunu gözlemlediği ve fırsat bulduğu daha ciddi bir tavır. Bir kez odadan çıktı, ona ölümünü algıladığını söyledi yaklaşıyordu. Beni kandırmaya çalışma, dedi kadın, ben uzun süre hayatta kalamayacağımı hissediyorum. Etkinliğe hazırım, uzun zamandır var, ben buna hazırlanıyordum. Uzun yaşamam kalmadığı için acı çekme yanlış merhamet, ailemi sahte umutlarla yüfretmeye ikna etmek. Eğer sen acıları geldiğinde daha da ağır olacak. Çabalayacağım benim örneğimle onlara teslimiyeti öğretmek için. Doktor etkilendi, ona itaat edeceğine söz verdi ve Aziz Aubert'e şöyle dedi. Biraz aniden, beklenecek bir şey olmadığını düşündü. İkincisi ise değildi bu bilgiyi aldığında duygularını dizginleyecek kadar filozoftu. Ama onun gözleminin artan rahatsızlığını değerlendirmekti yaz karısını yaşatacak. Bir süre sonra kendini yönetmesini sağlayacak onun huzurunda. Emily başta bu zeka karşısında şaşkındı. O zaman, isteklerinin gücüyle kandırılmış bir şekilde zihninde bir umut belirdi ki, anne henüz iyileşecekti ve buna neredeyse kararlı olarak sadık kaldı son saat. Bu düzensizliğin ilerlemesi, Madame St. Aubert tarafından, şu şekilde işaretlenmiştir sabırlı acılar ve tabii ki dilekler. Beklediği soğukkanlılık ölümü, ancak yönetilen bir hayatın geriye dönüp bakmasından çıkarılabilirdi. Bu kadarıyla insan zayıflığının izin verdiği gibi. Her zaman varlığın bilinciyle Tanrı ve daha yüksek bir dünya umuduyla. Ama dindarlığı tamamen mümkün değildi çok sevdiği insanlardan ayrılmanın acısını bastırıyordu. Bu dönemde son saatlerinde St. Aubert ve Emily ile bu ihtimal üzerine çok konuştu geleceğin ve diğer dini konuların üzerine bir açıklama var. İstifasını ise dile getirdi, gelecekteki bir dünyada buluşma umudu. Burada bıraktığı arkadaşları ve bu geçici duruma karşı bazen üzüntüsünü gizlemeye çalışan çaba. Ayrılık, Saint Aubert'i sık sık öyle etkiledi ki ayrılmak zorunda kaldı o da. Bir süre gözyaşlarını döktükten sonra onları kurutup geri dönecekti o da. Sadece artan bir çabayla şekillenmiş bir yüzlüğe sahip yasını. Emily, ona öğretilen derslerin önemini hiç hissetmemişti bu anlarda olduğu gibi duyarlılığını kısıtladı ve hiç yapmamıştı onları tam bir zaferle pratikledi. Ama son sefer bitince battı hemen üzüntüsünün baskısı altında, sonra bunun umut olduğunu fark etti. Ve şimdiye kadar onu destekleyen cesaret de vardı. St. Aubert kendisi de kızına teselli veremeyecek kadar yoksun zaman. Madame Saint Aubert, komşu köy kilisesine defnedildi. Eşi ve kızı onu mezara kadar eşlik etti.
Ardından uzun bir tren bu mükemmel kadının yas tutanları olan köylüler. Cenazesinden döndüğünde, Aziz Aubert kendini odasına kapattı. O ortaya çıktı, sakin bir yüzlüydü, ama hüzünle solgundu. O verdi ailesinin kendisine yardım etmesini emreder. Emily sadece yoktu. Kim oldu? Üstesinden geldi az önce tanık olduğu sahneyle birlikte. Yalnız ağlamak için dolabına çekilmişti. Saint Aubert onu oraya kadar takip etti, sessizce elini tuttu, o ise ağlamaya devam etti. Ve birkaç saniye sonra kendi gücünü kontrol edebildi konuşmak için bir ses. Titriyordu, Emilim, ben ailemle dua ederim, bize katılacaksın. Yukarıdan destek istemeliyiz. Burada yoksa aramamız gerekecek, başka nerede bulabiliriz? Emily gözyaşlarını kontrol etti ve babasını takip ederek salona gitti. Orada, hizmetçiler toplanırken Aziz Aubert alçak ve ciddi bir sesle şu sözleri okudu. Akşam ayini ve vefat edenlerin ruhu için bir dua eklendi. Bu sırada, sesi sık sık titredi, gözyaşları kitabın üzerine döküldü ve sonunda durakladı. Ancak saf bağlılığın yüce duyguları yavaş yavaş görüşlerini yükseltti. Bu dünyanın üstünde ve sonunda kalbine teselli getirdi. Hizmet bittiğinde ve hizmetçiler geri çekildiğinde, nazikçe öptü Emily'ye dedi. Seni en eskiden beri öğretmeye çalıştım gençlik, öz komuta görevi. Sana büyük önemi gösterdim hayatımız boyunca sadece bizi çeşitli ve tehlikeli alanlarda koruması gibi değil, doğruluk ve erdemden bizi çağıran ama sınırlayan erdemli olarak adlandırılan ama belirli bir sınırın ötesine geçen hoşgörüler. Sınır ve acımasızdır, çünkü sonuçları kötüdür. Tüm aşırılık acımasızdır. Doğurduğu gibi dostane olan bu keder, bencil ve adaletsiz bir hale gelir tutku. Görevlerimiz pahasına şımartılıysa, görevlerimiz derken kastediyorum kendimize ve başkalarına ne borçlu olduğumuzu gösteriyor. Aşırıya köküntü keder. Zihni yorgun bırakır ve neredeyse tekrar katılmaya çalışır o çeşitli masum zevkler. İyi niyetli bir tanrının tasarladığı hayatımızın güneşi. Sevgili Emily, benim kurallarımı hatırla ve uygula. Sana çok sık vermiş ve kendi deneyimin bunu çok sık göstermiştir bilgi olmak için. Üzüntün işe yaramaz. Bunu sadece sıradan bir şey olarak kabul etmeyin, yorum yapın. Ama bu yüzden akıl kederi kontrol etsin. Yok etmem duygularını sana sadece yönetmeyi öğretirdim. Her ne olursa olsun çok hassas bir kalpten kaynaklanan kötülükler olabilir. Hiçbir şey umulamaz duyarsız birbirinden kaynaklanıyor, öte yandan, tüm bu da kötü bir ahlak, bu durum şekilsizlik yumuşamaz veya etkisi için teselli edilmez iyiliğin görünümü ya da olasılığı. Çektiğimi biliyorsun ve bu yüzden öylesin. Benimkilerin bu tür durumlarda böyle olan hafif kelimeler olmadığına inanıyorum, çoğu zaman dürüst. Duyguların kaynaklarını yok etmek için tekrarlanır ya da sadece sahte bir felsefenin bencilce gösterişini göstermek. Emily'me göstereceğim, tavsiye ettiğimi uygulayabileceğimi. Bunu söyledim, çünkü dayanamıyorum gereksiz bir üzüntüyle kaybolmanı görmek. Hak ettiği direnişin eksikliği yüzünden zihinden. Ve şimdiye kadar söylemedim, çünkü bir dönem var ki akıl yürütme doğaya boyun eğmelidir. Geçmişte kaldı ve bir diğeri, aşırı olduğunda alışkanlığa dönüşen şımartma, ruhların esnekliğini ağırlıklandırıyor, böylece fetih neredeyse imkansız hale getirildi. Bu gelecek. Sen, benim Emily'm, bundan kaçınmaya istekli olduğunu gösterecek. Emily gözyaşları içinde babasına gülümsedi, sevgili efendim, dedi ve sesi titredi. Eklerdi, kendimi göstereceğim senin kızın olmaya layık. Ama karışık bir minnettarlık duygusu, sevgi ve keder onu sardı. St. Aubert ona ağlamaya izin verdi, araya girdi, sonra ortak konular hakkında konuşmaya başladı. Saint Aubert'e taziyesi dileyen ilk kişi 10. Barrow'du, sert ve görünüşte duygusuz bir adam. Botanik zevki onlara tanıtmıştı birbirlerine, çünkü dolaşırken sık sık karşılaşmışlardı dağlar. 10. Barrow dünyadan ve neredeyse toplumdan emekli olmuştu. Ormanın eteklerinde, La Vallée yakınlarında hoş bir şatoda yaşar. Ayrıca insanlık hakkındaki görüşünden hayal kırıklığına uğramıştı. Ama St. Aubert, onlara acı ve yas tut. Onların kötülüklerine karşı daha çok öfke hissediyordu, zayıflıklarına karşı şefkat duymak. Saint Aubert onu görünce biraz şaşırdı. Çünkü, her ne kadar sık sık ısrar etse de şimdiye kadar daveti kabul etmemişti. Ve şimdi ise tören ve çekingen olmadan geldi, salona eski bir dost olarak girdi.
Talihsizlik iddiaları, tüm sertliği yumuşatmış gibi görünüyordu ve kalbinin önyargıları. St. Aubert'ın mutsuz olması, tek fikrin kendisi olduğu anlaşılıyordu, zihnini meşgul ediyordu. Görünüşü sözlerden çok görgü kurallarıydı, arkadaşlarına sempati duyuyor. Onların acısından çok az bahsediyordu. Ama onlara gösterdiği en ufak ilgi, modüle edilmiş ses ve yumuşamış bakış bu ona eşlik ediyor. Kalbinden geliyor ve onlarınkiyle konuşuyordu. Bu hüzünlü dönemde Aziz Aubert, onun hayatta kalan tek kız kardeşi. Birkaç yıldır dul kalmıştı ve şimdi onun üzerinde yaşıyordu, Doulaus yakınlarında bir mülke sahiptir. Aralarındaki ilişki pek iyi değildi, sık. Taziyelerinde kelimeler eksik değildi. Anlamadı, ruha aynı anda hitap eden bakışın ya da batan sesin büyüsü kalbine merhem oldu. Ama Aziz Aubert'e içtenlikle sempati duyduğunu garanti etti, onunla birlikte. Merhum eşinin erdemlerini övdü ve ardından onun sunduğu şeyi sundu, teselli olarak kabul edilir. Emily konuşurken durmaksızın ağlıyordu. St. Aubert sakindi, söylediklerini sessizce dinledi ve sonra başka bir konuda söylem. Ayrılırken onu ve yeğenini erken ziyaret etmeleri için zorladı. Yer değiştirmek seni eğlendirecek, dedi kadın, ve bu yanlış yerini kedere bırakacak. Aziz Aubert bu sözlerin doğruluğunu kabul etti tabii ki. Ama aynı zamanda, bırakmaya her zamankinden daha isteksiz hissettim. Geçmişteki mutluluğunun kutsadığı yer. Karısının varlığı çevresindeki her sahneyi kutsallaştırdı ve her gün, yavaş yavaş yumuşattıkça acısının keskinliği, onu bağlayan nazik büyüyü destekliyordu ev. Ama uyulması gereken çağrılar vardı ve bu tür çağrılar kayınbiraderi 10. Quesnel'i ziyaret etti. İlginç bir ilişki doğa, bu ziyareti daha fazla ertelememesini zorunlu kıldı ve Emily'yi hayal kırıklığından uyandırmak için onu Eporville'e götürdü. Araba, babasının mülküne bitişik ormana girdiğinde, gözler bir kez daha takıldı. Chestnut Caddesi arasında, kuleli köşeler şato. Orada son bulunduğundan beri neler geçtiğini düşününce iç çekti ve artık ne saygı duyan ne de değer veren bir adamın mülkü olduğunu. Burada uzun zamandır ağaç bulvarına girdi. Yüksek ağaçlar onu sık sık sevindirmişti, bir çocuktu ve hüzünlü tonu artık onun tonuna çok uyumluydu, ruhlar. Yapının her özelliği, ağır bir havayla ayırt ediliyordu, ihtişam. Ağaçların dalları arasında ardışık olarak belirdi, geniş kule, avlulara açılan kemerli kapı, asma köprü ve bütünü çevreleyen kuru fosse. Arabanın tekerleklerinin sesi bir hizmetçi ordusunu büyük kapıya getirdi, St. Aubert'ın indiği ve oradan Emily'yi gotik salona götürdüğünü. Artık ailenin armaları ve eski bayraklarıyla asılıydı. Bunlar şunlardı: yer değiştirmiş, meşe ahşap kaplamalar ve çatıyı geçen kirişler beyaza boyanmıştı. Eskiden üst ucu boyunca uzanan büyük masa da vardı, malikanenin ustasının misafirperverliğini göstermeyi sevdiği salondan ve bu kahkaha sesi ve neşeli şarkı oradan sıkça geliyordu, yankılandı. Şimdi kaldırıldı, salonu çevreleyen banklar bile artık orada değil. Ağır duvarlar boş süslerle süslenmişti ve ortaya çıkan her şey, sahte zevki ve yozlaşmış duyguları gösteriyordu mevcut sahibi. Aziz Aubert, Parisli eşcinsel bir hizmetçiyi takip ederek bir salona gitti, orada Mons ve Madame Quesnel, onu görkemli bir nezaketle karşıladı ve birkaç geziden sonra resmi taziye sözleri, sanki hiçbir taziye konuşmaları olduğunu unutmuş gibiydi. Kardeş. Emily'nin gözleri doldu, sonra öfke onları kontrol etti. St. Aubert, sakin ve kasıtlı, onurunu önemsiz korudu ve Quesnel onun varlığından dolayı depresyona düştü, tam olarak nedenini bilmeden. Genel bir sohbetin ardından St. Aubert onunla yalnız konuşmak istedi. Ve Emily, Madame Quesnel'in yanında kaldığı için kısa sürede büyük bir partinin olduğunu öğrendi. Şatoda yemeğe davet edildi ve duymak zorunda kaldı ki geçmişti ve düzeltilemezdi. Bu saatin kutlamasını engellemeliydi. Saint Aubert, ona misafirlerin beklendiği söylendiğinde karışık bir duygu hissetti Quesnel'in. Duyarsızlığına karşı tiksinti ve öfke duyduğu bu durum hemen eve dönmesini istiyordu. Ama Madame Cheron'un onunla tanışmaları istendi. Ve Emily'ye baktığında ve bunu belki de amcasının düşmanlığı ona zarar verecek. O kendisi de bu durumu yaşatmamaya kararlı. Bu davranışlar böyle bir şekilde kırgınlık doğacak, artık bu kadar az nezaket gösteren kişiler tarafından uygunsuz bir şekilde görünüyordu.
Akşam yemeğinde toplanan ziyaretçiler arasında 2 İtalyan beyefendi vardı. Bunlardan biri Montoni olarak adlandırıldı. 40 yaşlarında bir adam olan Madame Quesnel'in uzak akrabasıydı. Olağanüstü yakışıklı, erkeksi ve ifadeli bir kişi, ama yüz ifadesi, genel olarak, komutun kibirinden daha fazlasını gösteriyordu ve diğer karakterlerden daha hızlı ayırt etme hızı. Arkadaşı Signor Giovigni ise yaklaşık 30 yaşında, daha düşük bir yaşta, görünüyordu Onur. Fakat yüz duruşunda ona eşit ve üstün tavır ima ediyor. Emily, Madame Cheron'un karşıladığı selamdan şok oldu. "Baba, sevgili kardeşim," dedi. "Görmek beni endişelendiriyor, çok hasta görünüyorsun. Yap, dua et, tavsiye al," diye yanıtladı Aziz Aubert, bir hüzünlü bir gülümseme, kendini her zamanki gibi hissettiğini. Ama Emily'nin korkuları bu da babasının gerçekte olduğundan daha kötü göründüğünü hayal etmesine neden oluyordu. Emily, gördüğü yeni karakterlerden ve çeşitlilikten eğlenirdi. Sohbet akşam yemeği sırasında geçen ve bir tarzda servis edilen ruhları daha az ezilmiş olsaydı, daha önce nadiren gördüğü bir ihtişam. Of misafirler, Signor Montoni yakın zamanda İtalya'dan gelmişti ve o dönemde ülkeyi kışkırtan kargaşalar, partiden bahsediliyor sıcaklıkla fark etti ve ardından olası sonuçlarına üzüldü. Gürültüler. Arkadaşı da aynı coşkuyla ülkesinin siyasetinden bahsediyordu. Venedik'in hükümetini ve refahını övdü ve kararlı kararlarıyla övündü diğer tüm İtalyan devletlerine karşı üstünlük. Sonra hanımlara döndü ve aynı konuşmacılıkla Paris modaları, Fransız operası ve Fransız görgü kuralları ve bu konuda da bu kadar önemli olanı karıştırmayı da unutmadı, özellikle Fransız zevkine uygundu. İltifat bu kişiler tarafından fark edilmedi kime hitap ediliyordu. Etkisi ise itaatkar bir dikkat yaratmakla birlikte, gözleminden kaçmadı. Kendini S'ten ayırabildiğinde diğer hanımların özenli davranışlarını ara sıra Emily'ye seslendiriyordu, ama o biliyordu Paris modalarından ya da Paris operalarından hiçbir şey yoktu. Ve onun alçak gönüllülüğü, sadeliği ve doğru görgü kuralları, kadınınkinden belirgin bir tezat oluşturuyordu yoldaşlar. Akşam yemeğinden sonra, St. Aubert odadan bir kez daha eski kestane ağacını görmek için çıktı. Quesnel bunu azaltmaktan bahsetti. Gölgesinde dururken ve bakarken dallarının arasında, hala bol ve burada orada mavi gökyüzü görüyordu aralarında titreyerek. İlk günlerinin peşleri ve olayları hızla dolup taştı zihninde. Çoktan gitmiş arkadaşlarının figürleri ve karakterleriyle topraktan ve şimdi kendini neredeyse izole bir varlık gibi hissediyordu. Kalbinin dönebileceği Emily'sinden başka kimse yoktu. Hayalin çağırdığı yılların manzaraları arasında kaybolmuş, ta ki ölüm yolculuğu, ölmekte olan eşinin fotoğrafıyla sona erdi ve yola çıktı, mümkünse sosyal kurulda unutun. St. Aubert erken saatlerde arabasını sipariş etti ve Emily, onun eve dönerken her zamankinden daha sessiz ve moral bozgundu. Ama düşündü, bu, onun ziyaretinin sonucu olduğu için eski zamanlarda, gizlediği bir yas sebebi olduğundan şüphelenmiyordu ondan. Şatoya girdiğinde her zamankinden daha depresif hissetti. Çünkü o daha çok o sevgili ebeveynin varlığını hiç özlemişti. Ne zaman geldiğinde dönüşünü gülümseme ve sevgiyle karşılardı. Şimdi her şey sessizdi ve terk edilmiş. Ama akıl ve çaba başarısız olabilir. Zaman etkiler. Hafta hafta geçti ve her biri geçerken, onun sertliğinden bir şeyler çaldı acı. Ta ki o hisseden kalbin o şefkatine dönüşene kadar kutsal değerler. St. Aubert'ın sağlığı ise gözle görülür şekilde kötüleşti. Ama sürekli yanında olan Emily neredeyse son kişiydi, bunu gözlemledi. Yapısı, geç dönem saldırısından sonra asla toparlanmamıştı. Ateşi ve ardından Madame St. Aubert, S'ten aldığı şoku, ölüm onun mevcut hastalığına yol açmıştı. Doktoru şimdi ona seyahat. Çünkü üzüntünün sinirlerini ele geçirdiği, zayıfladığı hissediliyordu önceki hastalıkta olduğu gibi. Ve sahne çeşitliliği vardı muhtemelen. Zihnini eğlendirerek onları doğru tonlarına geri döndürecekti. Birkaç gün boyunca Emily, ona katılmak için hazırlıklarla meşguldü. Ve o, yolculuk sırasında evdeki harcamalarını azaltmaya çalışır, bu bir amaç, bu da sonunda evcilerini işten çıkarmasına karar verdi. Emily nadiren karşı çıktı, babasının isteklerini sorular veya itirazlarla alacaktı. Yoksa şimdi neden bir hizmetçi almadığını sordu ve hasta olduğunu temsil etti, sağlık neredeyse gerekli bir şeydi.
Ama ayrılmalarının arifesi, Jack, Francis ve Mary'i işten çıkardığını ve sadece gözaltına alındığını tespit etti yaşlı ev hizmetçisi. Teresa'ya çok şaşırdı ve sormaya cesaret etti bunu yapma sebebi. Masrafları korumak için, sevgilim, dedi cevap verdi, pahalı bir geziye çıkıyoruz. Doktor, Languedoc ve Provence havasını reçete etmişti ve St. Aubert bu nedenle, deniz sahilinin kıyılarında rahat bir şekilde seyahat etmeye kararlıydı Akdeniz. Provence'a doğru. Ayrılmadan önceki gece erken yataklarına çekildiler. Ama Emily'nin toplaması gereken birkaç kitap ve başka eşya vardı ve saat çalmıştı 12 yıl önce. Bitirmişti ya da çizimlerinin bazılarını hatırlamıştı yanında götürmek istediği enstrümanlar. Aşağıdaki salondaydı. Olarak bunları almaya gitti, babasının odasından geçti ve fark etti kapı yarı açık olduğunda. Çalışma odasında olduğunu düşündüm. Çünkü Madame St. Aubert'ın ölümü nedeniyle, sık sık onun bu karardan kalkması onun geleneğiydi huzursuz yatağa gitmek. Ve zihnini toparlamak için oraya gitmek. Merdivenlerin altındayken bu odaya baktı ama onu bulamadı. Ve yanına döndüğünde odasına dokundu, kapısına dokundu ve cevap alayamadı, yumuşakça içeri girdi. Orada olup olmadığından emin ol. Oda karanlıktı ama bazı cam panellerden bir ışık parlıyordu dolap kapısının üst kısmına. Yerleştirildi. Emily, babasının dolaba girdi ve bu kadar geç saatte uyanmasına şaşırarak onu yakaladı. Hastaydı ve sorgulayacaktı. Ama bu saatte görünmek onu endişelendirebilirdi, ışığını sönük merdiven çıktı. Sonra yumuşakça dolaba doğru adım attı. Camlardan bakıldığında camdan yapılmış bir parça, onu küçük bir masada otururken gördü. Önünde kağıtlar, bazıları onu derin bir ilgi ve ilgiyle okuyordu ve bu sırada sık sık ağladı ve yüksek sesle hıçkırdı. Emily, kapıya gelip onun olup olmadığını öğrenmeye gelmişti babam hastaydı. Şimdi merak ve karışık bir durum nedeniyle orada tutuluyordu. Şefkat, onun üzüntüsünü göremezdi. Çünkü bu hissi öğrenmek için sabırsızlanırdı konu. Ve böylece sessizce onu izlemeye devam etti ve sonuçunu tamamladı o evrakların merhum annesinin mektupları olduğunu. Kısa süre sonra diz çöktü ve nadiren gördüğü ciddi bir bakışla. Karışık bir ifadeyle bir vahşi ifadeyle. Bu ifadede diğerlerinden daha fazla dehşet barındırıyordu karakterini uzun süre sessizce dua etti. Ayağa kalktığında, yüzünde korkunç bir solgunluk belirdi. Emily aceleyle emekli oldu. Ama onun tekrar gazetelere döndüğünü gördü ve durdu. Aldı aralarından küçük bir kutu, oradan da minyatür bir tablo vardı. Işınlar üzerine güçlü bir ışık düştü ve bunun bir hanımefendisi olduğunu düşündü. Ama değildi annesinden. Aziz Aubert portresine samimi ve nazikçe baktı, dudaklarına götürdü, sonra kalbine. Sarsıcı bir şekilde iç çekti. Emily zar zor yapabiliyordu gördüğünü gerçek olduğuna inanmak. Şimdiye kadar onun bir fotoğrafı olduğunu hiç bilmiyordu annesi dışında başka herhangi bir hanımefendi, hele ki onun da belli ki bir hanımefendi vardı çok değerli biri. Ama defalarca baktıktan sonra, bunun olmadığını emin olmak için Madame St. Aubert'e benzediği için tamamen bunun başka birinin için tasarlanmıştı. Sonunda Saint Aubert tabloyu kutusuna geri getirdi. Ve Emily, hatırlıyor onun özel dertlerine müdahale ettiğini yumuşakça geri çekildi. O da, Saint Aubert, daha doğrudan bir yolu tercih etmek yerine, Pirenelerden Languedoc'a, yüksekliklerin üzerinden dolanan bir yolu seçti. Daha geniş manzaralar ve daha fazla romantik manzara çeşitliliği. Bir bininci, Barrow'a veda etmek için pek bir şey yapmıyor. Onu botanik olarak bulduğu şatosunun yakınındaki orman ve St. Aubert'ın ziyareti, arkadaşının hissettiği gibi bir endişe gösteriyordu benzer bir durumda. Hissetmesinin neredeyse mümkün olmadığını düşünüyordu. Onlar karşılıklı pişmanlıkla ayrıldılar. Emekliliğimden çekilmeme bir şey varsa, dedi bininci. Barrow, bu konuda sana eşlik etmek zevk olurdu küçüktür. Genellikle iltifat etmem. Bu yüzden bana inanabilirsiniz, ben sabırsızlıkla dönüşünü bekleyeceğimi söylediğimde. Yolcular yolculuklarına devam ettiler. Yüksekliklere tırmanırken, St. Aubert sık sık şatoya, aşağıdaki ovaya bakardı, hassas görüntüler zihnine sıkışmıştı. Hüzünlü hayal gücü geri dönmesi gerektiğini önerdi artık yok. Ve bu dolaşan düşünceyi kontrol etse de, yine de devam etti bakın.
Ta ki mesafenin bulanıklığı evini generalle karıştırana kadar manzara ve Saint Aubert. Her birinde sürükleyin, uzatıcı bir zinciri çıkarın. O ve Emily birkaç dakika boyunca düşünceli sessizlik içinde kaldılar. Ardından da hüzünlü bir hayal Emily ilk uyandı ve genç hayaliyle etraftaki nesnelerin ihtişamı. Yavaş yavaş hoş izlenimlere teslim oldu. Yol şimdi vadilere iniyordu, gri taş duvarlarla sınırlanmış ve çorak kalmıştır. Zirvelerini çevreleyen çalılar veya az kalan alanlar hariç. Bitki örtüsü, yabani keçinin sıkça bulunduğu derinlikleri renklendirdi göz atıyor. Ve şimdi, yol yüksek kayalıklara çıkıyordu, oradan manzara tüm ihtişamıyla uzanıyordu. Emily, çam ormanlarına bakarken ulaşımını durduramadı. Geniş ovalardaki dağlar, ormanlarla, kasabalarla zenginleşmiş, kızaran asmalar, badem, palmiye ve zeytin plantasyonları uzanıyordu. Farklı renkleri uzakta eriyip uyumlu bir tona dönüşüyordu, sanki dünyayı cennetle birleştirmek. Bu muhteşem sahne boyunca görkemli Garon dolaşıyordu. Kaynağından Pirenelerden iniyor ve mavi dalgalarını Biscay körfezine doğru kıvrılar. Sıkça gidilmeyen yolun engebeli, gezginleri sık sık inmeye zorladı küçük arabalarından gelmişti. Ama bunun karşılığını fazlasıyla karşıladıklarını düşündüler sahnelerin ihtişamıyla rahatsızlık. Ve katırcı kendi eşiğini yönetirken hayvanlar yavaşça kırılmış zeminde ilerlerken, yolcular oyalanmak için boş zamanları buldu bu yalnızlıklar arasında ve yumuşayan yüce düşüncelere. Kapılmak için, kalbi yükseltirler ve mevcut bir tanrının kesinliğiyle doldururlar. Yine de Aziz Aubert'ın keyfi o düşünceli hüznüyle dokunuyordu. Her nesneye daha yumuşak bir ton verir ve üzerine kutsal bir büyü üfler verir her yerde. Onlar, bir eksikliğinden kaynaklanan kötülüğün bir kısmına karşı yardım etmişlerdi uygun hanlar. Arabada erzak stoku taşıyarak, böylece açık havada herhangi hoş bir yerde bir şeyler içip geceler. Nerede buluşacaklarsa, rahat bir kulübeyle karşılaşırlar. Çünkü ayrıca, 1000. Bero tarafından yazılmış botanik üzerine bir eserle ve birkaç Latin ve İtalyan şair tarafından. Emily'nin kalemi ise onu her zaman büyüleyen bazı form kombinasyonlarını koruması için adım. Yolun yalnızlığı, sadece ara sıra bir köylünün görüldüğü eşiğini ya da kayalar arasında oynayan dağcı çocukları sürüyor, manzaranın etkisini artırdı. Saint Aubert bundan o kadar etkilendi ki, eğer bir yol duyabilirse, daha fazla ilerlemeye karar verdiğini dağlara doğru daha da eğilip, içine girmek için biraz daha güneye doğru eğildi Razillon'a ve Akdeniz'e o ülkenin bir kısmı boyunca Languedoc'a kadar ilerletti. Öğle vakti kısa bir süre sonra, o uçurumlardan birinin zirvesine ulaştılar ve orada, palmiye ağaçlarının yeşilliğiyle parlak, devasa duvarları taşlar gibi süsler kayaların ve Gascony'nin büyük bir kısmına bakan ve Languedoc. Burada gölge vardı ve bir pınarın taze suyu vardı, aralarında süzülen çim, ağaçların altında. Oradan kayadan kayaya çöker, ta ki çarpıcı mırıltıları uçurumda kaybolmuştu. Ama beyaz köpüğü uzun zamandır görülüyordu aşağıdaki çam ağaçlarının karanlığında. Burası dinlenmek için çok uygun bir yerdi ve yolcular yemek için indi. Eşekler ise koşumları çıkarılarak zenginleştiren tuzlu otların tadını çıkarıyordu bu zirve. Saint Aubert ya da Emily'nin dikkatlerini çekebilmesi biraz zaman aldı çevresindeki nesneler. Küçük yemeklerinden pay almak için. Oturan avuç içi gölgesi, St. Aubert gözlemine nehirler, büyük kasabaların durumu ve eyaletlerin sınırları. Göz yerine bilim ona tanım yapmayı mümkün kıldı. Buna rağmen bir süre konuştuktan sonra aniden sessizleşti, düşünceli ve gözleri sık sık doluyordu. Bunu Emily ve sempati duydu, kendi kalbi ona davalarını anlattı. Önlerindeki sahne biraz sıkıcı çok daha büyük ölçekte olmasına rağmen. Favori bir şekilde merhum Madame Saint Aubert, balıkçılık evinin görüş alanında. İkisi de gözlemledi ve mevcut manzaradan ne kadar memnun olacağını düşündü. Gözlerinin bu dünyaya asla daha fazla açılmaması gerektiğini biliyorlardı. St. Aubert, onunla birlikte o yeri son ziyaret ettiği zamanı hatırladı. Ve ayrıca zihninde ortaya çıkan hüzünlü düşünceler ve şimdi, bu kadar kısa sürede bile fark ediliyordu. Anılar onu bastırdı ve aniden yerinden kalktı ve hiçbir gözün göremeyeceği bir yere doğru yürüdü. Keder. Döndüğünde, yüzü her zamanki huzuruna kavuşmuştu. Emily'nin eli sevgiyle bastı, konuşmadan ve kısa süre sonra biraz uzakta oturan katırcıya seslendi.
Aralarında bir yol hakkında dağlar Razillon'a doğru. Michael, o tarafta birkaç tane olduğunu söyledi ama ne kadar uzandıklarını ya da geçilebilir olup olmadıklarını bilmiyordu ve gün batımından sonra seyahat etmeyi düşünmeyen St. Aubert, hangi köye bakacaklarını sordu, o zamanlar kadar ulaşabilirdi. Katırcı kolayca yapabileceklerini hesapladı, mevcut yollarında bulunan Matteo'ya ulaşmak. Ama eğer bir yol seçerlerse daha güneye. Razillon'a doğru eğimli bir köy vardı ve akşam kapanmadan önce kazanabileceklerini düşündüm. Saint Aubert, biraz tereddüt ettikten sonra ikinci yolu seçmeye karar verdi ve Michael, yemeğini bitirip katırlarını koşumladıktan sonra tekrar öne çıktı, ama kısa sürede durdu. Ve Aziz Aubert onu üzerinde duran bir haça saygı duruşunda gördü, yollarında bir kaya yaklaşıyordu. İbadetini bitirdikten sonra şokatlarını vurdu, havada kırbaç yapar. Ve zorlu yola ve fakirlerinin acısına rağmen son zamanlarda ağıtlandığı katırlar, tam bir dört nala. Uçurumun kenarında, aşağı bakmak gözü başı döndürüyordu. Emily neredeyse bayılacak kadar korkuyordu ve St. Aubert'te daha büyük bir tehlike olduğunu düşündükleri için sürücüyü aniden durdurmaktan. Sessizce oturmak zorunda kaldım ve kendi şoförüne güvenmek zorunda kaldım. Katırların gücü ve takdirine bağlıydı. Onlar bu ikinci özelliğin ustalarından daha büyük bir kısmı. Çünkü onlar yolcuları güvenle vadiye girdi ve orada Water'ın eşiğinde durdular. Onu sulayan bir dere. Geniş perspektiflerin ihtişamını bırakarak, şimdi bu dar alana girdiler, Valley Protected by. Kayalar üzerine yığılmış, sanki sihirli bir büyü yapılmış gibi. Burada yıldırımlarla yakılmış, orada sarmaşık yeşili. Kısırlık sahnesi burada orada yayılma ile bölünüyordu, karaçaç ve sedir ağacının dalları. Karamsarlıklarını uçurumun aşağısına düşüren bir dal, vadide akan selin karşısında. Hiçbir canlı ortaya çıkmadı, kertenkele hariç. Kayaların arasında tırmanıyor ve sık sık uçlara yapışıyor, tehlikeliydi. O hayal onların görüşünden küçüldü. Salvatore, o zaman var olsaydı, tuvalinde böyle bir sahneyi seçerdi. St. Aubert, yerin romantik karakterinden etkilenerek neredeyse bekliyordu, banditinin çıkıntılı bir kayanın arkasından başladığını gördüm ve elini üzerinde tuttu. Her zaman seyahat ettiği kollar. İlerledikçe vadi açıldı. Vahşi özellikleri yavaş yavaş yumuşadı ve akşama doğru uzağa uzanan Kangal dağların arasındaydılar, perspektif, yalnız koyun çanının duyulduğu ve çoban gezgin sürülerini gece sürüsüne çağırıyordu. Onun kulübesi, kısmen mantar ağacı ve ilex tarafından gölgelenmiş. Aziz Aubert bunu gözlemlemiştir, havanın daha yüksek bölgelerinde. Köknar hariç diğer ağaçlardan daha yüksek bir şekilde gelişiyordu. Henüz ortaya çıkan tüm insan yerleşimleri. Bu vadinin dibinde en canlı yeşillik yayıldı. Ve küçük oyuk, sığın dağlar, meşe ve kestane ağaçlarının gölgesinde sığır sürüleri vardı, otlatıyordu. Gruplar da sıkça deniz kıyılarında dinlenirken görülürdü. Ya da serin derede yanlarını yudumlayıp dalgasını yudumlayarak. Güneş şimdi vadinin üzerine batıyordu. Son ışığı suyun üzerinde parladı. Ve fandağlık ile süpürgenin zengin sarı ve mor tonlarını daha da artırdı, dağları kaplamıştı. St. Aubert, Michael'a mesafeyi sordu. Hamlet'ten bahsetmişti, ama adam kesin olarak anlayamıyordu. Ve Emily yolu yanlış anladığından korkmaya başladı. Burada yardım edecek bir insan yoktu, ya da onları yönlendirir. Çobanı ve kulübesini çok geride bırakmışlardı ve alacakaranlıkta manzara o kadar belirsizleşti ki. Göz uzakları takip edemedi, bir kulübe ya da bir köy arayan vadinin perspektifi. Bir parıltı ufuk hala batıyı işaretliyordu ve bu durum yolcular. Michael cesaretini korumak için şarkı söyleyerek çabalıyor gibiydi. Onun ancak müzik melankoliyi dağıtacak bir türde değildi. Diye şarkı söyledi, bir tür şimdideki dinleyicilerinin duyduğu en kasvetli şarkılardan biri olan. İlahi ve Saint Aubert sonunda bunun en sevdiği azizine adanmış bir akşam ilahisi olduğunu keşfetti. Yolculuklarına devam ettiler, o düşünceli melankoliye batmışlardı. Alacakaranlık ve yalnızlık zihni etkiler. Michael artık şarkısını bitirmişti ve hiçbir şey bitmiyordu, ormanların arasında esintinin uykulu mırıltısından ve ışığından başka bir şey duyulmadı, uçup taşır, arabaya yeni üflerken. Sonunda onları uyandırdılar, ateşli silahların sesi. Aziz Aubert katırcıya durmasını söyledi ve onlar dinledi. Gürültü tekrarlanmadı, ama kısa süre sonra aralarında bir hışırtı duydular, frenler. St.
Aubert bir tabanca çıkardı ve Michael'a ilerlemesini emretti, mümkün olduğunca hızlı. Uzun süre itaat etmemişti, bir korna çaldı, bu da dağlar halkası. Tekrar pencereden baktı ve sonra genç bir adam gördü çalılıklardan yola sıçrayarak. Ardından birkaç köpek gelir. Yabancı bir avcı elbisesi giymişti. Silahı omuzlarına asılmıştı, avcı boynuzu kemerinden sarkıyordu ve elinde küçük bir mızrak vardı. Bu durum, onun elinde tutarken, figürünün erkeksi zarafetini artırır ve adımlarının çevikliği. Bir an tereddüt ettikten sonra, St. Aubert tekrar arabayı durdurdu ve yukarı çıkana kadar beklediler. Ki bulundukları köy hakkında bilgi alabilirlerdi aramak. Yabancı ona sadece yarım lig olduğunu söyledi uzak. Kendisinin oraya gideceği ve yol göstereceği anlamına geliyordu. St. Aubert teklifi için teşekkür etti ve şövalyesi havasından memnun kaldı ve açık yüzlüyle arabaya oturmasını istedi, yabancı, bir onay vererek reddetti ve katırlar. Ama korkarım ki kötü bir şekilde kabul edileceksin, dedi. Bu dağların sakinleri sadece değil. Basit bir halktır, hayatın lükslerinden yoksun ama diğer yerlerde olanlardan neredeyse yoksul. Gerekli malzemeler olarak kabul ediliyor. Sizin orada sakinlerden biri olmadığınızı anlıyorum, efendim, dedi Aziz Aubert. Hayır efendim, burada sadece bir gezginim. Arabası yoluna devam etti ve artan alacakaranlık yolcuları çok etkiledi bir rehberi olduğu için. Minnettar, sık sık açılan vadide de şimdi aralarında açılan dağlar da onların şaşkınlığını artırırdı. Emily, o bunlardan birine baktım, çok uzakta parlak bir bulut gibi bir şey gördüm havada. Orada hangi ışık var, efendim, dedi. Aziz Aubert baktı ve bunun karla kaplı bir dağın zirvesi olduğunu fark etti. Böylece etrafındaki her şeyden çok daha yüksekte, güneş ışınlarını hala yansıtıyordu. Aşağıdakiler ise derin gölgede yatıyordu. Sonunda, köy ışıkları alacakaranlıkta parıldıyor ve kısa süre sonrasında, vadide bazı kulübeler keşfedildi ya da daha doğrusu görüldü kenarında durdukları ve hala parlayan. Derede yansıma akşam ışığıyla. Yabancı şimdi geldi ve St. Aubert, daha fazla sorgulamada, sadece değil, burada bir han olmadığını. Ama herhangi bir halka açık bir evinde olmadığını resepsiyon. Ancak yabancı, yürüyüp bir kulübe istemeyi teklif etti onları karşılamak için. Bu daha fazla nezaket gösterdiği için Aziz Aubert teşekkür etti. Ve köy bu kadar yakın olduğu için inip onunla yürüyeceğini söyledi. Emily yavaşça arabayla takip etti. Yolda, Aziz Aubert arkadaşına kovalama. Çok değil, efendim, diye yanıtladı ve nişan almıyorum. Evet, ben ülkeden memnun ve birkaç hafta boyunca ülkede dolaşmak istemişti sahneler. Köpeklerimi avdan çok arkadaşlık için yanıma alıyorum. Bu kıyafette bana görünüşte bir iş verir ve bana o saygıyı kazandırır belki de yalnız bir. Yabancıya reddedilecek olan insanlar, ki yoktu onların arasına gelmenin görünür bir nedeni var. Zevkinize hayranım, dedi St. Aubert, ve eğer ben bir genç adam, birkaç haftayı senin yolunda geçirmek isterim. Ben de, bir gezginim. Ama ne planım ne de peşlerim seninki gibi değil, ben hem sağlık hem de eğlence aramaya gidiyor. St. Aubert iç çekti ve durdu, ve sonra, kendini toparlamış gibi görünerek devam etti. Eğer yapabilirsem uygun bir konaklama sağlayacak katlanılabilir bir yol olduğunu duyduğumda. O benim Razillon'a ve deniz kıyısı boyunca Languedoc'a geçmeyi amaçladı. Sen, efendim, ülkeyi biliyor gibiyim ve belki bana verebilir misiniz? Konu hakkında bilgi verebilir. Tırnak işareti. Yabancı, verebileceği bilgilerin tamamen kendisine ait olduğunu söyledi hizmet. Ve sonra biraz daha doğuya giden bir yoldan bahsetti. Bu yol kasabası, buradan Razillon'a kolayca ilerlemek olurdu. Şimdi köye vardılar ve bir kulübe aramaya başladılar, bir gece konaklama parası olurdu. Birkaçını aldılar, cehalet, yoksulluk ve neşelik eşit derecede üstün geliyordu. Ve sahipler gözlerini gözlerle St. Aubert, merak ve çekingenlik karışımıyla. Yatak gibi hiçbir şey yapamaz ve Emily ona katıldığında ve bir tane sormayı bırakmıştı babasının. Yüzündeki halsizlikleri gözlemledi ve yakındı. Bir engelli için gerekli konforları çok az sağlamış bir yoldan geçmişti. İnceledikleri diğer kulübeler, ilki, 2 odadan oluşuyordu, eğer böyle adlandırılabilirse. İlki bunlar katırlar ve domuzlar tarafından işgal edilir, ikincisi ise aileye ait.
Genellikle 6 veya 8 çocuktan oluşuyordu, ebeveynleriyle birlikte. Çamur zeminde serilmiş deriler ve kurumuş kayın yaprakları. Burada ışık vardı kabul edildi ve duman çatıdaki bir açıklıktan çıktı. Ve burada ruh kokusu. Çünkü Pireneleri rahatsız eden kaçakçılar için. Bu kaba insanları içki kullanımına alıştırmış, genel olarak yeterince fark edilebiliyordu. Emily böyle sahnelerden döndü ve babasına baktı endişeli bir şefkatle. Genç yabancı bunu gözlemlemiş gibiydi. Çünkü, St. Aubert'i kenara çekip ona kendi yatağını teklif etti. Bu bir düzgün bir şey, dedi, az önce gördüklerimizle karşılaştırıldığında. Ama başka durumlarda size sunmaktan utanmalıyım. Aziz, Aubert, bu nezaketten ne kadar borçlu olduğunu kabul etti. Ama genç yabancı inkar etmeyene kadar kabul etmedi. Yap bana acı verme, efendim, dedi, bir sakat olduğunu, senin gibi. Sert derilerin üzerinde yatarken, ben yatakta uyuyorum. Ayrıca, efendim, sizin reddetmek gururumu yaralar, teklifimi sana layık görmediğine inanmalıyım. Kabul, sana yolu göstereyim. Ev sahibimin bunu yapabileceğinden hiç şüphem yok, bu genç hanıma da uyum sağla. Saint Aubert sonunda kabul etti. Eğer bu yapılabilirse kabul edeceğini nazikliği. Yabancının kanıtlamasına şaşırmış olsa da kendisi de cesarette o kadar eksiktiydi ki. Hasta birinin yatmasına yardım ediyordu çok güzel bir genç kadının yerine adam. Çünkü bir kez bile olmamıştı Emily'ye odayı teklif etti. Ama kendini ve canlıyı düşünmemişti ona gülümsemesi. Tercihi için ne kadar borçlu hissettiğini anlattı babasının için. Yolda, adı Valencourt olan yabancı ilk adımı attı ev sahibiyle konuştu ve St. Aubert'i bir kulübeye karşılamak için çıktı, daha önce gördüğünden çok daha üstündü. Bu iyi kadın buna çok istekli görünüyordu yabancılara uyum sağlamak için kısa sürede tek 2 yatağı. Kabul etmek zorunda kaldılar orada. Kulübenin sunduğu tek yiyecek yumurta ve süttü. Ama St. Aubert'ın sağladığı erzak kıtlığına karşı ve St. Aubert talep etti Valencourt'un kalmasını ve onunla daha az sıradan yemeklerden bahis almasını. İstiyordu, bir davetiye. Bu kolayca kabul edildi ve 1 saat boyunca zeki yarışlarında geçirdiler sohbet. Aziz Aubert, erkekçe samimiyetten, sadeliğinden çok memnundu. Ve yeni tanıdığı doğanın ihtişamına karşı keskin duyarlılık keşfedildi. Ve gerçekten de, sık sık şöyle dediği duyulmuştu ki, kalbinin belli bir sadeliği. Bu zevk güçlü bir derecede var olamazdı. Konuşma, dışarıda şiddetli bir kargaşayla bölündü. Bu kargaşa sırasında Katır'ın sesi her sesin üzerinde duyuluyordu. Valencourt başladı yerinden kalktı ve durumu sormaya gitti. Ancak anlaşmazlık böyle devam etti uzun süre sonra. Aziz Aubert kendisi gitti ve Michael'ı kavga ederken buldu ev sahibiyle. Çünkü Katırlarının küçük odada yatmasına izin vermemişti burada kendisi ve 3 oğlu geceyi geçirecekti. Burası berbattı yeterliydi ama bu insanların uyuyacak başka yeri yoktu. Ve bir şekilde bu vahşi bölgenin sakinleri arasında her zamankinden daha incelikliydi kırsal bir dönemde, hayvanların çocuklarıyla aynı yatak odasına sahip olmasına izin vermemekte ısrarla devam etti. Bu, hassas bir noktaydı Katırcı. Eşeklerine saygısızlık edilince onuru yaralandı ve belki de daha çekingen bir darbe alırdı. Şöyle dedi, canavarlarının dürüst ve iyi yaratıklar olduğunu, tüm herkes kadar iyi hayvanlar olduğunu eyalet. Ve gittikleri her yerde iyi muamele görme hakkı vardı. Kuzular kadar zararsızdırlar, dedi, eğer insanlar onları küçümsemeyin. Onların bu kadar kötü davrandıklarını hiç bilmiyordum ya da hayatımda 2 kez. Sonra da bunun için iyi bir sebepleri vardı. Bir zamanlar, gerçekten, ahırda uyuyan bir çocuğun bacağına tekme attılar ve onu kırdılar. Ama onlara orada olduklarını söyledim ve Aziz Antony'ye şükürler. Sanırım beni anladı, çünkü bir daha asla böyle yapmadılar. Bu etkileyici konuşmayı itiraz ederek bitirdi. Paylaşmalarını söyledi onunla birlikte gitmek istediği yere git. Anlaşmazlık sonunda Valencourt tarafından çözüldü ve ev sahibi yanına çekildi. Ve Katırcı ile hayvanlarının bu yeri almasını istedi kendilerine soru sorarken. Oğulları deri yatağını tasarlatmalı onun için. Bunun için pelerinine sarılıp yanında bankta uyuyacaktı kulübe kapısı. Ama buna karşı çıkmak görevi olduğunu düşündü ve bunu hissetti Katırcı'yı hayal kırıklığına uğratma eğilimi olmalı. Ancak Valencourt olumlu ve sıkıcı mesele sonunda sona erdi. Saint Aubert ve Emily odalarına çekildiğinde geç olmuştu.
Valencourt ise kapıdaki konumu. Bu ılıman mevsimde kapanmaktansa tercih ettiği bir kulübe ve deri yatak. St. Aubert, odasında bulunmasına biraz şaşırdı Homeros, Horace ve Petrarca ciltleri. Ama Valencourt adı, şu kime ait olduklarını söylediler. Saint Aubert erken saatlerde uyandı, uykuyla tazınmış ve yatmak istemişti ileri. Yabancıyı kahvaltıya davet etti. Ve, tekrar konuşurken Valencourt, birkaç ay önce yol gittiğini söyledi Bijoux. Razillon'a giden yolda önemli bir kasaba. O St. Aubert'e bu yolu tercih etmesi için önerdi ve Aubert ise yap. Bu köyden gelen yol, dedi Valencourt, ve oraya giden yol. Bijoux, yaklaşık 1,5 lika uzaklıkta, eğer izin ver, eşeğini şimdiye kadar yönlendireceğim. Dolaşmalıyım bir yerde. Ve senin arkadaşlığın bunu diğer her şeyden daha hoş bir geveze yapar ben alabilirim. Saint Aubert teklifini neyse ki kabul etti ve genç çocuklarla birlikte yola çıktılar yabancı, St. Aubert'ın oturma davetini reddettiği için yürüyerek küçük arabası. Yol, dağların etekleri boyunca bir pastoral vadi boyunca kıvrılıyordu. Yeşillikle parlak ve cüce meşe, kayın ve çınar korularıyla çeşitli. Dalları altında sığır sürüleri yerleşirdi. Dağ külüde ve ağlayan huş ağacı. Genellikle sarma yapraklarını yukarıdaki dik noktaların üzerine fırlatırdı. Burada az toprak köklerini zar zor gizleyebiliyordu ve hafif dalları dağlardan esen her esintiye el sallıyordu. Yolcular sık sık bu erken saatlerde karşılanırdı çünkü güneş henüz doğmamıştı vadide yükselen. Çobanlar, sürülerden kovalayan tepelerden beslen. St. Aubert bu kadar erken yola çıkmıştı. Sadece onun için değil gün doğuşunun ilk görünüşünün tadını çıkarıyor. Ama ilk saf soluyabileceğini sabahın nefesi, her şeyden önce ruhları için ferahlatıcı geçersiz. Bu bölgelerde özellikle bol miktarda yabani bitki vardı çiçekler ve aromatik otlar havada özlerini üflerdi. Şafak, tuhaf gri tonuyla manzarayı yumuşatıyordu, şimdi dağıldı ve Emily günün ilerleyişini izledi. Önce titreyerek en yüksek kayalıkların tepelerine dokunurken, sonra onları muhteşem bir ışıkla dokunurken, yanlar ve aşağıdaki vadi hala çeyre sisle kaplıydı. Bu arada, somurtkan doğu bulutlarının grisi kızarmaya başladı, sonra kızardı. Sonra parladı bin renkle, altın ışık tüm havayı kapladı. Dokundu dağın alnının alt noktalarına ve uzun eğimli bir bakış attı vadinin ve deresinin üzerine. Işın yapar. Doğanın tüm bu yerden uyanmış gibi görünüyordu ölümden hayata dönüştü. Aziz Aubert'ın ruhu yenilendi. Kalbi doluydu, o ağladı ve düşünceleri büyük yaratıcıya yükseldi. Emily, çim yeşil ve parlak çimde gezmek ve tadını almak istiyordu ızırdın zıplarken yaşadığı. Özgürlüğün tam zevki, kayalıkların yamacı boyunca. Valencourt ise sık sık durup yolcular ve sosyal duygularla onlara tuhaf nesneleri göstermek için hayranlığını. Aziz Aubert ondan memnundu. İşte gerçek gençliğin ustalığı ve tutkusu içinde, diye kendi kendine söyledi. Bu genç insan hiç Paris'te olmadı. Yolların ayrıldığı noktaya geldiklerinde üzgün oldu ve kalbi kısa bir süre sonra ondan her zamankinden daha sevgi dolu bir veda aldım tanıdık. Valencourt arabanın yanında uzun uzun sohbet etti. Daha çok görünüyordu bir kez gitmeye çalışırken hala oyalanıyordu ve endişeyi arıyor gibiydi. Gecikmesini açıklayan konuşma konuları. Sonunda ayrıldı. Kendisi Saint Aubert, onun Emily'ye samimi ve düşünceli bir bakışla baktığını izledi. Çekingen bir yüz ifadesiyle ona eğildi, araba ise sürmeye devam etti. St. Aubert, her nedense, kısa süre sonra pencereden baktı ve Valencourt'u yolun kıyısında, mızrağına yaslanmış halde gördü kollarını kavuşturdu ve gözleriyle arabayı takip etti. Elini salladı ve Valencourt, dalgınlığından uyanmış gibi oldu. Selamını geri verdi ve yola çıktı uzaklaş. Ülkenin görünümü artık değişmeye başladı ve gezginler kısa sürede kendileri tabanlarından neredeyse zirvelerine kadar kaplı dağlar arasında kasvetli çam ormanları, vadiden yükselen granit kayası hariç ve bulutların içinde karlı zirvesini kaybetti. Şimdiye kadar onlara eşlik etti, şimdi bir nehre dönüştü. Ve derin ve sessizce akıyordu yansıyacak, aynada yansıyan yaklaşan gölgelerin karanlığı. Bazen bir uçurumun ormanın üzerinde kalın başını kaldırdığı görülürdü ve dağların ortasında süzülen
Buharlar ve bazen bir yüzü suyun kenarından dik mermer yükseliyordu ve üzerinde karaçaçam devasa. Kollarını fırlattı, burada yıldırımla yaralanmış, orada süzülüyordu bol yapraklar. Zorlu ve sıkça gidilmeyen bir yolda yolculuklarına devam ettiler. Şimdi ve sonra uzaktan yalnız çoban. Köpeğiyle birlikte vadide sadece ormanın gizlediği sesten oluşan sesini duydum gözden. Çamların üzerinden süzülen uzun ve somurtkan esinti, ya da kartal ve akbabanın notaları, etrafında yükselen Battling Cliff. Çoğu zaman, araba engebeli zeminde yavaşça ilerlerken, St. Aubert indi ve deniz kıyılarında büyüyen ilginç bitkileri inceleyerek eğleniyordu bu bölgelerin bol olduğu yol ve bu yer. Emily ise yüksek bir şekilde sarılmış coşkusuyla gölgelerin altında dolaştı. Derin sessizlikle dinledi. Ormanın yalnız mırıltıları, ne köy ne de köy birçok mil boyunca göründü. Keçi sürüsünün veya kayaların arasındaki avcı kulübesi tek yerde ortaya çıkan insan yerleşimleri. Yolcular yine açık havada. Hoş bir yerde akşam yemeklerini yediler sedir ağaçlarının yayılan gölgesi altında vadi. Ve sonra ilerlemeye doğru Biyoju. Yol şimdi inmeye başladı ve çam ormanlarını geride bırakarak kıvrımlandı kayalık uçurumların arasında. Akşam alacakaranlığı tekrar sahnenin üzerine çöktü ve yolcular Biyoju'dan ne kadar uzak olduklarını bilmiyordu. Aziz Aubert, ancak mesafenin çok büyük olamayacağını düşündü ve rahatlattı kendisi de daha sık kullanılan bir yolda seyahat etme ihtimaliyle o kasabaya ulaştı ve geceyi orada geçirmeyi planladı. Karışık ormanlar ve kayalar ve Fan Dağlık dağlar artık alacakaranlıkta belirsiz görünüyordu. Ama yakında bu kusurlu görüntüler bile karanlıkta soluyordu. Michael temkinli bir şekilde ilerledi. Çünkü yolu zar zor ayırt edebiliyordu. Ancak eşeklerinin daha fazla bilgelikli adımları kesinleşti. Bir dağın açısını çevirdiğinde, uzaktan bir ışık belirdi, kayaları ve ufku büyük ölçüde aydınlattı. Açıkça bir büyük yangın, ancak kazara ya da başka bir şekilde olsun. Bunun için hiçbir yol yoktu biliyordu. Saint Aubert, muhtemelen bu takanın çok sayıda insandan bazıları tarafından ateşlendiğini düşündü. Pireneleri istila eden haydut. Ve o dikkatli ve endişeli oldu yolun bu yangının yakınından geçip geçmediğini bil. Yanında kolları vardı, ki bu da acil durum, biraz koruma sağlayabilir. Ancak kesinlikle çok eşitsiz bir koruma sağlar. Genellikle hayalet edenlerden çok çaresiz olan bir soyguncu grubuna karşı bu vahşi bölgeler. Aklına birçok düşünce gelirken, bir ses duydu arkadan gelen yoldan bağırıyor ve katırcıya durmasını emreder. Saint Aubert ona mümkün olduğunca hızlı ilerlemesini söyledi. Ama ya Michael ya da katırlarıydı inatçı, çünkü eski tempodan vazgeçmediler. Artık at ayakları duydu, bir adam arabaya doğru geldi, hala şoförü durdurmasını emrediyordu. Ve amacından artık şüphe edemeyen St. Aubert, zorlukla bunu başardı savunması için bir tabanca hazırla, eli kapıdayken şezlong. Adam atının üzerinde sendeledi. Tabanca sesi takip edildi bir inleme ile ve Aziz Aubert'ın dehşeti hayal edilebilir. Bir sonraki Valensurt'un hafif sesini duyduğunu sandı. Şimdi kendisi de söyledi katırcı durur. Ve Valencourt adını telaffuz ederek, bir şekilde cevaplandı sesi. Artık şüphe etmesine izin vermeyen bir ses. Saint Aubert, hemen indi ve yardımına gittim. Onu hala atının üzerinde otururken ama kanıyor buldu bolca ve büyük acı çekiyormuş gibi görünüyordu. Ama yumuşamaya çalıştı St. Aubert'ın maddi zarar görmediğine dair güvencelerle yaşadığı korku, yara sadece kolundaydı. Saint Aubert, katırla birlikte ona yardım etti atından indi ve St. Aubert'ın denediği yolun kıyısına oturdu kolunu bağlamak ama elleri o kadar aşırı titriyordu ki. Yapamıyordu başarmak. Ve Michael artık atın peşinden gitmişti, ki bu da binicisinden ayrılıp 4 nala gitmişti. Emily'yi yanına çağırdı yardım. Cevap alamayınca arabaya gitti ve arabanın battığını gördü koltuk bayılma kriziyle karşılaştı. Bu durumun sıkıntısı ile Valensurt'u kanlar içinde bıraktığı için ne yaptığını neredeyse hiç bilmiyordu, çaba gösterdi. Ancak onu büyütmek için Michael'ı dereden su getirmesi için çağırdı yol boyunca akıyordu ama. Michael sesinin erişemeyeceği bir yerdeydi. Valencourt, bu çağrıları duyan ve ayrıca tekrar eden Emily ismi. Sıkıntısının ne olduğunu hemen anladı. Ve neredeyse unutuyordu kendi durumu, ona acele ederek rahatladı. Kadın canlanıyordu ki Jane araba
Ve sonra, onun için duyduğu endişenin onu tetiklediğini anladı, huzursuzluğunu. Titreyen ama acıdan değil, ona güvence verdi, yarasının önemsiz olduğunu söyledi. Bunu söylerken Saint Aubert döndü, yuvarlak ve hala kanadığını hissetmek. Alarmının konusu tekrar söndü ve aceleyle birkaç mendil bandaj yaptı. Bu kanın dökülmesini durdurdu. Ama St. Aubert, sonuçlarından korkarak yara, Biogio'dan ne kadar uzakta olduklarını defalarca sordu. Ne zaman, öğrenme 2'lik mesafede olduğunu söylediği için sıkıntısı arttı. Çünkü Valensurt'un mevcut halinde, arabayı alırken kan kaybından baygın olduğunu fark etti. O endişesini dile getiren Valencourt. Bunu yapmamasını istedi, bu yüzden endişelenmesine izin vermesi gerekiyordu. Çünkü bundan hiç şüphesi yoktu, kendini çok iyi geçindirebilmeli. Sonra kazadan bahsetti hafif bir şekilde. Katır şimdi Valensurt'un atıyla geri dönmüştü, ona şezlonga bindirdi. Ve Emily artık canlandığında, yavaşça hareket ettiler, Biogio'ya doğru ilerledi. Saint Aubert, bu dehşetten kurtulduğunda kaza. Valensurt'u görünce şaşırdığını ifade etti ve beklenmedik durumunu açıkladı, "Siz, efendim. Topluma olan zevkimi yenilediniz, köyden ayrılmıştı, gerçekten de yalnızlık gibi görünüyordu. Bu nedenle, amacım sadece eğlenceydi, sahneyi değiştirmek. Ve bunu aldım çünkü biliyordum ki bu yol daha romantik bir dağ alanından geçiyor. Elimde kalan yer. Ayrıca, diye ekledi, bir an tereddüt ederek, ben sahip olacağım, neden sahip olmayayım ki? Seni geçme umudum olduğunu düşünüyordum. Ve sana bu iltifat karşılığında çok beklenmedik bir karşılık verdim, dedi St. Aubert, bir kez daha aceleciliği bu şekilde yakındı, kaza ve geç alarmının nedenini açıkladı. Ama Valencourt sadece arkadaşlarının zihinlerinden tüm hoş olmayan şeyleri silmek için endişeleniyordu, kendine nispedilmiş hissetmek. Ve bu amaçla hala bir acı hissi ve neşeyle sohbet etmeye çalıştı. Bu arada Emily sessizdi. Valencourt ona özel olarak hitap ettiğinde hariç. O zamanlarda vardı, sesinde titrek bir ton vardı. Bu çok şey anlatıyordu. Artık ateşe çok yakındılar. Çünkü ateş uzun zamandır uzaktan alevlenmişti, gecenin karanlığı. Yolda parıldayan ve ayırt edebilecekleri bir şey vardı, figürler alevin içinde hareket ediyordu. Yol daha da yaklaşıyordu, içeri girdiler vadi. O dönemde çok sayıda Çingene grubundan biriydi, özellikle Pirenelerin vahşi doğalarını korkunlaştırdı ve kısmen yağmalamayla geçiniyordu yolcu. Emily, vahşiye biraz korkuyla baktı, bu insanların yüz ifadeleri, ateşle gösteriliyor. Romantik havayı daha da yükseltiyordu manzaranın etkileri, kayalara ve ağaçların yaprakları. Ağır gölge ve belirsizlik bölgeleri bırakarak, gözün delmekten korktuğu bir şey. Akşam yemeklerini hazırlıyorlardı. Ateşin yanında büyük bir tencere duruyordu, üzerinde birkaç figür meşguldü. Yangın kaba bir çadır buldu. Yuvarlak birçok çocuk ve köpek oynuyordu ve hepsi bir tablo oluşturuyordu, çok korkunç bir şekilde. Yolcular tehlikelerini açıkça gördüler. Valencourt sessizdi. Ama elini Saint Aubert'ın tabancasına koydu. St. Aubert berabere bir kez daha ilerledi ve Michael'a mümkün olan en hızlı ilerlemesi emredildi. Onlar ancak saldırıya uğramadan oradan geçti. Muhtemelen roverlar fırsata hazırlıksız ve akşam yemekleriyle çok meşguldüler şu anda. Başka herhangi bir şeye ilgisi vardı. 1,5 dakika daha geçtikten sonra, karanlıkta geçtikten sonra, yolcular Biogio ve yerin sahip olduğu tek hana doğru arabayla ilerledi. Ama ki dağlara girdiklerinden beri gördüklerinden daha üstündü, bu zaten yeterince kötüydü. Kasabanın cerrahı hemen çağrıldı, eğer cerrah olabiliyorsa kol. Hem atlar hem de erkekler için reçete veriyordu ve en azından tıraş edilmiş yüzler kemikleri de ustaca yerleştiriyordu. Valensurt'un kolunu inceledikten sonra, merminin etten geçtiğini ve dokunmadan geçtiğini algıladı kemikle. Onu sardı ve ona ciddi bir sessizlik reçetesi bıraktı, ki hastası itaat etmeye niyetli değildi. Rahatlığın neşesi artık bunu başarmıştı, acı. Kolaylık için, karşılaştırıldığında olumlu bir nitelik kazanmasına izin verilebilir acı. Ve ruhları böylece yeniden canlanınca, St. Aubert ve Emily'nin sohbeti, bu kadar çok endişeden kurtulmuş, alışılmadık derecede neşeliydi. Ancak geç olmasına rağmen, St. Aubert gitmek zorunda kaldı, ev sahibiyle birlikte akşam yemeği için et almaya gitmek. Ve Emily, bu sırada aralık
Bakma bahanesi gerekçesiyle mümkün olduğunca uzun süre yoktu konaklama yeri. Beklediğinden çok daha iyi bulduğu bir yer. Geri dönmeye ve Valancourt ile yalnız konuşmaya zorlandı. Konuştular, geçtikleri sahnelerin karakteri, ülkenin doğal tarihi, şiir ve St. Aubert'ın eserlerini, Emily'nin her zaman konuştuğu bir konu ve tuhaf bir zevkle dinlendi. Yolcular hoş bir akşam geçirdiler, ama St. Aubert yorgundu yolculuğu. Ve Valancourt yine acıyı hissettiğinde, ayrıldılar akşam yemeğinden kısa bir süre sonra. Sabah Saint Aubert, Valancourt'un huzursuz bir gece geçirdiğini fark etti. Ateşli olduğunu ve yarasının çok ağrılı olduğunu söyledi. Cerrah, giyindiğinde ona Bijo'da sessizce kalmasını tavsiye etti. Çok makul olan tavsiyeler reddedilecek. Ancak Saint Aubert bu konuda olumlu bir görüşe sahip değildi, uygulayıcısı ve Valancourt'u daha yetenekli ellere teslim etmek için hevesliydi. Ama sorgulamada, birkaç lig içinde bir kasaba olmadığını öğrendi. Daha iyi tavsiye almaya daha yatkın görünüyordu, yolculuğunun planını değiştirdi. Ve Valancourt'un geri alınmasını beklemeye kararlı oldu. Valancourt, biraz daha fazlasını da tören, samimiyetten çok bu gecikmeye birçok itiraz yapıldı. Cerrahının emriyle Valancourt o gün evden çıkmadı. Ama Aziz Aubert ve Emily, kasabanın çevresini büyük bir keyifle incelediler Pirene Alplerinin eteklerinde. Bazıları ani uçurumlarda yükseliyordu ve diğerleri ise sedir, köknar ve selvi ağaçlarıyla kaşar neredeyse uzanıyordu, en yüksek zirvelerine ulaştı. Kayın ve dağ külünün neşeli yeşili bazen ormanın karanlık yeşilliği arasında bir ışık parıltısı gibi görülür, bazen de bir sel parıldayan selini ormanın yükseklerine döküyordu. Valancourt'un rahatsızlığı, Bijo'daki yolcuları birkaç kişiyi tuttu. Günler içinde St. Aubert onun davranışını ve ona doğal olan felsefi sorgulama yetenekleri. Bir frank ve cömert doğa, coşku dolu. Büyük ve büyük olan her şeye karşı son derece hassas, güzel ama aceleci, vahşi ve biraz romantik. Valancourt biliyordu dünyadan çok az. Algıları açıktı, duyguları ise sadece, onun bir layık olmayan birine olan öfke ya da cömert bir eyleme olan hayranlığı eşit şiddetle ifade edilir. Saint Aubert bazen ona gülümserdi, sıcaklık ama nadiren kontrol ederdi ve sık sık kendine tekrar ederdi, bu genç insan hiç Paris'te olmadı. Bazen bu sessizliğin ardından bir iç çekiş olurdu, boşalma. Mükemmel olana kadar Valancourt'tan ayrılmamaya karar verdi, iyileşti. Ve artık seyahat edecek kadar iyiydi. Ancak idare edemiyordu atı. St. Aubert onu birkaç gün boyunca kendisine eşlik etmeye davet etti. Araba bunu daha kolay yaptı. Çünkü Valancourt'un Gascony'de aynı isimli bir aileden geliyordu ve bu ailenin saygınlığı vardı, iyi tanışıyorlardı. İkincisi teklifi büyük memnuniyetle kabul etti ve yine Razillon etrafındaki bu romantik vahşi yerler arasında ilerledi. Rahat seyahat ettiler, alışılmadık derecede görkemli bir sahne ortaya çıktığı her yerde durmak. Sık sık katırların gidemeyeceği bir yüksekliğe yürümek için iniyorlardı. Buradan perspektif daha büyük bir ihtişamla açıldı. Ve çoğu zaman yürürken lavanta, yabani kekik, ardıç ve tamaris ile kaplı tepelerin üzerinde ve ormanların gölgelerinde, o bollar arasında uzun dağ manzarası, Emily'nin hayal ettiğinin ötesinde yüce. Saint Aubert bazen botanizasyonla eğlenirken, Valancourt ve Emily yürümeye devam etti. Ona özellikle dikkat eden nesneleri işaret etti, onu büyüledi ve Latince ile İtalyanca gibi güzel pasajlar okuyordu şairler, onun hayranlığını duyduğu gibi. Konuşmanın duraklamalarında, kendini gözlemlemediğini düşündü. Sık sık gözlerini düşünceli bir şekilde ona dikti, yüz ifadesi. Zevkini ve enerjisini büyük bir canlılıkla ifade ediyordu zihin. Ve tekrar konuştuğunda, tonunda tuhaf bir şefkatlilik vardı. Sesi, duygularını gizleme çabalarını alt eden bir ses. Derecelere göre bu sessiz duraklamalar daha sık oldu. Ta ki Emily bir kaygıyı ele verene kadar onları bölmek için ve o şimdiye kadar çekingen olan şimdi konuşacaktı tekrar, ormanların, vadilerin ve dağların için. Sempati ve sessizlik tehlikesi. Bijo'dan yol sürekli yükseliyor ve yolcuları devasa buzulların donmuş olduğu havanın yüksek bölgeleri, dehşetler ve sonsuz kar dağların zirvelerini beyazlattı. Genellikle bu muhteşem manzaraları düşünmek için durdu ve vahşi bir uçurumda oturdu. Sadece ilex ya da larhın gelişebileceği yer.
Karanlık ormanlara bakıyordu köknar ve insan ayağının hiç dolaşmadığı uçurumlar, vadiye, so derin. Derin bir sefin gürültüsü, tabanda köpürüyordu, neredeyse hiç mırıldanmadığı duyuldu. Bu kayalıkların üzerinde başka muhteşem kayalıklar yükseldi boy ve muhteşem şekil. Bazıları konuslara ateş ediyordu. Diğerleri ise yakında tabanlarının üzerinde, büyük granit kütleleri halinde. Kırılmış sırtları boyunca sıkça bir karın ağırlığı birikti, bir sesin titreşimine bile titreyerek. Vadiye doğru yol açarken yıkım tehdidinde bulundu. Her yerde yan, gözün geçebildiği kadarıyla, sadece ihtişam, dağ zirvelerinin uzun perspektifi. Eterik bir dokunuşla mavi veya karla beyaz, buz vadileri ve kasvetli köknar ormanları. Bu yüksek bölgelerde havanın huzuru ve berraklığı özellikle gezginler için çok hoş. Onlara daha ince bir ruh veriyor gibiydi ve zihinlerine tarif edilemez bir rahatlık yaydı. Kelimeleri yoktu hissettikleri yüce duyguları ifade etmek için. Ciddi bir ifade, Aziz Aubert'ın duyguları. Gözlerine sık sık yaşlar gelirdi ve sık sık arkadaşlarından uzaklaştı. Valencourt ara sıra konuşuyor, işaret etmek için Emily sahnenin bir özelliğini fark ediyor. Atmosferin inceliği, her nesne göze öyle belirgince geliyordu ki, şaşırmış ve aldanmış onu. Bu kadar yakın görünen nesnelerin gerçeklik, çok uzak. Bu yalnızlığın derin sessizliği ancak akbabaların çığlığıyla aralar. Aşağıdaki bir uçurumun etrafında korkarak göründükleri gibi. Ya da havada yükselen kartalın çığlığıyla. Gezginler hariç bazen ayaklarının dibinde mırıldanan boş gök gürültüsünü dinledi. Oysa yukarıda, gökyüzünün derin mavisi en hafif bulut tarafından gizlenmişti. Yarısı dağların aşağısında uzun buhar dalgaları sık sık yuvarlanıyordu. Şimdi aşağıdaki ülke tamamen hariç tutuluyor. Şimdi açılıyor ve kısmen özelliklerini ortaya çıkarıyordu. Emily, bu bulutların görkemini görmekten büyük keyif aldı şekil ve renk değişimleri ve çeşitli. Etkilerini izlemek kısmen örtülü olan alt dünya, sürekli yeni şekiller kazanıyordu yüce bir şey. Bu bölgeleri birçok lig boyunca dolaştıktan sonra, aşağı doğru ilerlemeye başladılar Razillon ve güzellik özellikleri sahneyle karıştı. Yine de yolcular, bu yüce nesnelere biraz pişmanlık duymadan geriye bakmazlardı bırakmıştı. Ama göz, güçlerinin genişlemesiyle yorulmuştu ormanların ve meraların yeşilliğinde dinlenmekten. Mutluydum, şimdi bu yerler nehrin kenarı altında. Sedir ağaçlarıyla gölgelenmiş mütevazı kulübeye tekrar bakmak için. Dağcı çocukların eğlenceli grubu ve ortaya çıkan çiçekli köşeler tepelerin arasında. İnerken, uzakta, sağda büyük bir Pirenelerin İspanya'ya geçtiği yerler. Surları ve kuleleriyle parlıyordu batan ışınların ihtişamı. Dik yerleri renkleyen sarı ormanların tepeleri aşağıda, çok yukarıda dağların karlı uçları uzanırken, hala pembe bir ton yansıtıyordu. Saint Aubert, kendisine yönlendirildiği küçük kasabayı aramaya başladı. Bioju halkı ve geceyi geçirmek istediği yer, ama henüz bir yerleşim yok ortaya çıktı. Uzaklığı hakkında Valencourt ona yardım edemedi, çünkü bu Alp zincirinde hiç bu kadar ilerlememişti. Ancak bir yol vardı onları yönlendirmek ve doğru olanın olduğuna hiç şüphe yoktu. Çünkü, Bioju'dan ayrıldıklarından beri, şaşırtacak bir yol çeşitliliği kalmamıştı yanıltma. Güneş son ışığını verdi ve Aziz Aubert katırı yola devam ettirdi mümkün olan tüm gönderme. Gerçekten de, hastalığın yorgunluğunun geri döndüğünü gördü onu. Hem bedensel hem zihinsel alışılmadık bir yorgunluktan sonra ve onu özledi dinlenmek. Endişesi, çok sayıda treni gözlemleyerek hafiflemedi. Adamlar, atlar ve yüklü katırlar. Karşı tarafın dik yerlerinden iniyor ormanlar arasında aralıklı olarak ortaya çıkan ve kaybolan dağ. Öyle ki sayılar değerlendirilemezdi. Parlak bir şey, kollar gibi, içine baktı batımında ve askeri kıyafetler. Erkeklerde ayırt ediliyordu ön arabada ve diğerlerinde de takip eden birlik arasında dağınık halde. Bunlar gibi vadiye dolanan grubun arka kısmı ormandan çıktı ve bir grup asker sergiledi. St. Aubert'ın endişeleri artık azaldı. O önündeki trenin kaçakçılardan oluştuğundan hiç şüphesi yoktu. Pireneler üzerinden yasaklı malların taşınması ile karşılaşılmıştı ve bir grup asker tarafından fethedilmişti. Yolcular, bu muhteşem sahnelerin arasında çok uzun süre kalmışlardı dağlar gibi hesaplarında. Tamamen yanıldıkları gün batımında Montigny'e ulaşabileceklerini. Ama vadide ilerlerken, Vasa bir Alp köprüsündeki testere
İki yüksek vadi kayasını birleştiren bir testere, dağcı çocuklardan oluşan bir grup. Taşları bir araya düşürerek eğleniyorlar. Aşağıdaki selini ve taşların suya dolmasını izlerken, beyaz bir sprey havada yükseldi ve onları kabul etti, somurtkan bir ses geri verdi. Dağların yankıları uzadı. Köprünün altında bir köprü görülüyordu vadinin perspektifi. Kayalar arasında inen kataraktı ve bir uçurumun üstünde, çam ağaçlarıyla gölgelenmiş bir kulübe. Görünüşe göre yapamayacaklar küçük bir kasabadan uzak olmalı. Aziz Aubert katıra durmasını emretti, sonra seslendi çocuklara. Montigny'nin yakınında olup olmadığını sormaları için. Ama mesafe ve suların uğultusu, sesinin duyulmasına izin vermedi. Ve kayalıklar, köprüye bitişik olan yerler o kadar yüksek ve dik idi ki. İkisini de tırmanmış olmak bir insan için neredeyse pratik olmazdı, tırmanışa aşina değildi. Bu nedenle Saint Aubert daha fazla zaman kaybetmedi, gecikmeli. Alacakaranlık yolu kapattıktan sonra bile yolculuklarına devam ettiler, o kadar bozuk ki. Şimdi yürümek binmekten daha güvenli olduğunu düşündükleri için hepsi indi. Ay yükseliyordu ama ışığı onlara yardım edecek kadar zayıftı. Dikkatlice üzerine bastıklarında, bir manastırın vesper çanını duydular. Alacakaranlık, bir bina gibi bir şeyi ayırt etmelerine izin vermezdi. Ama sesler bazı ormanlardan geliyordu, sağdaki bir yamacın üzerindeydi. Valencourt bu manastırı aramayı önerdi. Eğer gitmezlerse bize bir gecelik konaklama verebilir, dedi, olabilirler. Kesinlikle Montigny'den ne kadar uzak olduğumuzu bildirir ve bizi yönlendirir. O, Saint Aubert'ın cevabını beklemeden ileri atlıyordu, sonuncusu onu durdurduğunda. Çok yorgunum, dedi Saint Aubert, ve hemen dinlenmekten çok bir şey dilemek. Hepimiz manastır, yakışıklılığın amacımızı bozar. Ama onlar benimkini gördüklerinde ve Emily'nin yorgun ifadeleri bizi neredeyse reddetmez, huzur ver. Bunu söylerken Emily'nin kolunu kendi koluna aldı ve Michael'a arabayla yolda biraz beklediler. Sonra yukarı doğru ilerlemeye başladılar. Woods, manastırın çanı tarafından yönlendirilir. Adımları zayıftı ve Valencourt kolunu uzattı, o da kabul etti. Ay şimdi hafif bir ışık saçıyordu yollarını ve kısa süre sonra yükselen bazı kuleleri ayırt etmelerini sağladı ormanın tepelerinin üstünde. Zilin sesini takip ederek içeri girdiler, sadece ay ışınlarıyla aydınlanan ormanların gölgesi. Aşağıya süzülüyordu yaprakların arasından ve dik patikaya titrek belirsiz bir parıltı saçıyordu. Doluydu. Kararlı olan karamsarlık ve sessizlik, ancak Bell. Çevrenin vahşiliğiyle birlikte havaya geri döndü, Emily'yi bir derecede korkuya soktu. Ancak ses ve Valencourt'un konuşması biraz bastırılmıştı. Bir süre sonra yükselirken Aziz Aubert yorgunluktan şikayet etti ve bir yerde dinlenmek için durdular. Küçük yeşil zirve, ağaçların açıldığı ve ay ışığının aldığı yer. O Emily ile Valencourt arasında, çim üzerinde oturdu. Zil artık kesilmişti ve sahnenin derin huzuru hiçbir sesle bozulmadı. Çünkü alçak ve donuk uzak sedeklerin mırıltıları yatıştırmak için değil, yatıştırıcı olarak söylenebilir sessizlik kesildi. Önlerinde, ayrıldıkları vadi uzanıyordu. Kayaları ve ormanları sadece ışınlarla gümüşlenmiş, derin gölgeye zıtlık oluşturuyordu. Karşı uçurumları içeren diğer uçurumlar da vardı. Bu uçurumların yalnızca saçaklı zirveleri ışık. Vadinin uzak perspektifi ise sarı sisin içinde kaybolmuştu ay ışığından. Yolcular bir süre rahatlıkla oturuyorlar. Böyle sahneler ilham veriyor. Bu sahneler, dedi Valencourt uzun sürece, kalbi. Tatlı müziğin notaları gibi ve o lezzetli melankoliyi ilham veriyor ki bunu bir kez daha hissetmiş. Hiç kimse, en eşcinsel zevkler için vazgeçmezdi. En iyi ve en saf duygularımızı uyandırır, bizi iyilik, acıma ve arkadaşlık. Sevdiğim insanları, böyle bir saatte hep daha çok seviyorum gibi görünüyor böyle. Sesi titredi ve durdu. Saint Aubert sessizdi, Emily, elinde tuttuğu eline sıcak bir gözyaşı düştüğünü hissetti. Düşüncelerinin nesnesini biliyordu, onun da bir süredir meşgul olduğu annesinin hatırlamasıyla. Kendini toparlamaya çalışıyor gibiydi. Evet, dedi yarı bastırılmış bir iç çekişle, sevdiklerimiz, sonsuza dek geçmiş zamanlardan. Böyle bir saatte zihin, gecenin sessizliğinde uzak bir müzik gibi. Hepsi bu manzara kadar nazik ve uyumlu, huzurlu uyuyor ay ışığı. Bir an durakladıktan sonra St. Aubert ekledi, ben her zaman hayal ettim, böyle bir konuda daha net ve kesin düşündüğümü düşündüm.
Ve o kalp büyük ölçüde duyarsız olmalı, bu etkisine yumuşamaz. Ama böyle birçok kişi var. Valancourt iç çekti. Gerçekten çok var mı? Dedi Emily. Birkaç yıl sonra, benim Emily'm, diye yanıtladı St. Aubert, ve sen o soruyu hatırlayınca gülümseyebilirsin, eğer ona ağlamazsan. Ama gel, biraz dinledim, devam edelim. Ormandan çıktıklarında, yukarıda çim bir tepenin üzerinde aradıkları manastır. Etrafını saran yüksek bir duvar onları yönlendiriyordu, eski bir kapıyı çaldılar. Ve zavallı keşiş, onu açan, onları küçük bir bitişik odaya götürdü. Orada beklemelerini istedi üstlerine isteklerini bildirirken. Bu aralıkta, birkaç rahipler ayrı ayrı gelip onları incelediler. Ve sonunda ilk keşiş geri döndüler ve onu bir odaya kadar takip ettiler. Orada üst bir odada oturuyordu. Koltuk, siyah harflerle basılmış, açık bir koltuk masasında önünde. Bunları nezaketle karşıladı, ancak kendi evinden kalkmadı koltuk. Ve birkaç soru sorduktan sonra isteklerini kabul etti. Kısa bir sohbet, üstlerin resmi ve ciddi bir kısmı. Onlar yemek yiyecekleri daireye çekildi ve Valancourt. Onlardan biri aşağı rütbeli rahipler sivilce eşlik etmek istediler. Michael ve onun peşine düşmek için gittiler katırlar. Uçurumların yarısına kadar inmemişlerdi, o zaman katırın sesi uzağa yankılanıyordu. Bazen Aziz Aubert'e uğradı ve bazen Valancourt'ta. Sonunda onu ikna etmiş kendisi ve efendisi için korkacak bir şey yoktu. Ve onu ortadan kaldırdıktan sonra, gece, ormanın eteğindeki bir kulübede. Yemek için geri döndük arkadaşları. Rahiplerin önüne koymanın akıllıca olduğunu düşündüğü kadar ciddi bir iş için onlar. Saint Aubert bunu paylaşmaya isteksizken, Emily, onun içinde babası için endişe, kendini unuttu. Ve Valancourt, sessiz ve düşünceli, ama onlara asla dikkatsiz davranmadı. Özellikle uyum sağlamaya özen gösteriyordu ve kızı onu sıkça izlerken, St. Aubert'i görev altına aldı yemek yemeye ya da koltuğunun arkasına koyduğu yastığı ayarlamaya da. Valancourt ona düşünceli bir şefkatle baktı, ki o öyle değildi anlamakta hoşuma gitmedi. Erken saatlerde ayrıldılar ve kendi dairelerine çekildiler. Emily, manastırdan bir rahibe tarafından kendi evine gösterildi ve onu memnuniyetle reddetti. Çünkü kalbi hüzünlü ve dikkati o kadar soyuttu, ki yabancısıyla konuşmak acı vericiydi. Her gün babasını düşünüyordu geri çekildi ve mevcut yorgunluğunu daha çok zayıf haliyle bağladı. Yolculuğun zorluğundan daha fazla. Karanlık fikirler zinciri peşini bıraktı zihnini tuttu, ta ki uyuyana kadar. Yaklaşık 2 saat sonra, bir çan çalmasıyla uyandı, sonra galeride hızlı adımlar geçti. Odası oraya açıldı. O manastırın görgü kurallarına o kadar az alışkındı ki bu durum onu korkuttu. Koşullar, babası için sürekli yaşayan korkuları. Onun çok iyi biri olduğunu gösteriyordu hastaydı ve aceleyle ona gitmek için ayağa kalktı. Ancak bir duraklama yaptıktan sonra galerideki kişiler kapısını açmadan önce geçiyor, düşünceleri. Bu arada, uykunun karmaşasından kurtuldu ve anladı ki çan, keşişlerin dua çağrısıydı. Artık bitmişti ve her şey vardı yine de Saint Aubert'ın odasına gitmekten vazgeçti. Aklı ise hemen uykuya ve odasına parlayan ay ışığına hazır idi. Onu kapıyı açmaya ve ülkeye bakmaya davet etti. Sessiz ve güzel bir geceydi. Gökyüzü hiçbir bulutla örtülmemişti ve altındaki ormanın neredeyse hiçbir yaprağı havada titriyordu. Dinlerken, gece yarısı keşişlerin ilahisi bir şapelden hafifçe yükseldi. Bu malika, bir şapelin üzerinde duruyordu. Daha alçak kayalıklar, kutsal bir uzanım. Sessizliğin içinden yükseliyormuş gibi görünüyordu gece cennete doğru ve düşünceleri de onunla birlikte yükseldi. Dikkate alınarak onun eserleri, aklı Tanrı'nın hayranlığına, onun iyiliğine ve güç. Nereye baksa baksın, ister uyuyan dünyada, ister insan düşüncesinin erişemeyeceği dünyalarla parlayan geniş uzay bölgeleri. Tanrı'nın yüceliği ve varlığının ihtişamı ortaya çıktı. Gözleri korkunç aşk ve hayranlık gözyaşlarıyla dolu. Ve o saf hissediyordu insan sisteminin tüm ayrımlarından üstün olan bağlılık, bu da ruh bu dünyanın üzerinde ve onu daha asil bir doğaya genişletiyor gibi görünüyor. Böyle belki de adanmışlık, ancak zihin, kurtarıldığında, bir anı, dünyevi düşüncelerin alçak gönüllülüğünden dolayı düşünmeye çalışır eserlerinin yüce gücündeki gücü ve sonsuzluğundaki iyiliği onun kutsamaları. Şimdi saat değil mi? Kutsal saat.
Bulutsuz yüksekliğe yıldızlı içbükey ayın dolun orbet ayına tırmandığı zaman. Ve bu alemdeki alemlere, ciddi bir sessizlikte. Dinin sesinin cennetin, çöken kulağına yalvarması gerektiğinin işareti veriyor. Bebek, bunu biliyor ve şans uyandırdığında, küçük elleri, tanrılara doğru kaldırıyor ve masum kanepesinde, bir kutsamayı çağırıyor. Rahiplerin gece yarısı ilahisi kısa süre sonra sessizliğe büründü. Ama Emily kapıda kalmış. Batan ayı ve vadinin batmasını izlemiştir, derin gölgeye ve mevcut ruh halini uzatmaya istekliydi. Uzun süre yatağına çekildi ve sakin bir uykuya daldı. Saint Aubert, bir gece dinlenerek yeterince iyileşti ve kendi hayatını takip edecek kadar sabah. Ailesi ve Valencourt ile birlikte Razillon'a doğru yola çıktı, gece olmadan ulaşmayı umuyordu. Şimdi onların yaşadığı sahneler geçmiş. Şimdiye kadar gözlemledikleri en vahşi ve romantik oldukları gibi, bu fark, o güzellik. Ara sıra manzarayı yumuşatıyordu gülümser. Dağlar arasında parlak küçük ormansı çukurlar belirdi, parlaklıkla kaplı yeşil ve çiçekler. Ya da gölgede çimenli göğsünü açan bir pastoral vadisi uçurumların. Bir dere kıyısında oyalanan sürüler ve sürüler, bu da onu sürekli yeşillikle tazelendirdi. Saint Aubert, sahip olduğu için pişman olamadı, bu yorucu yolu seçti, ancak bugün sık sık dağınmak. Engebeli uçurum boyunca yürümek ve dik ve taş gibi dağları tırmanmak da. Harika, yüce ve çeşitli olanaklar ona karşılığını verdi, tüm bunlar ve gençlerinin onlara olan coşkusu yoldaşlarını güçlendirdi ve tüm doğanın yüce cazibelerinin olduğu erken günlerinin keyifli duyguları ilk olarak ona açıldı. Valencourt ile sohbet etmekten büyük keyif aldı ve samimi sözlerini dinlerken, onun ateşi ve sadeliği çevrelerindeki sahnelerde görgü kuralları onu karakteristik bir figür haline getiriyordu ve Aziz Aubert, duygularında bir kişinin adaletini ve onurunu keşfetti. Dünyayla ilişkiye bağlı tarafsız, yükseltilmiş zihin. Fark etti ki, görüşler oluşturuldu, kabul edilmedi, daha çok düşüncenin sonucuydu, öğrenmekten çok. Dünyadan hiçbir şey bilmiyor gibiydi. Çünkü iyi inanıyordu, tüm insanlığın bir imajını aldı ve bu görüş ona kendi kalbinin yansımasını sağladı. Saint Aubert, bazen yolunda duran yabani bitkileri incelemek için oyalanırdı. Emily ve Valencourt'u genellikle memnuniyetle beklerdi, yürürken birlikte. O, canlı bir sevinç ifadesiyle onun dikkatini işaret ediyordu, sahnenin büyük bir özelliği. Ve o, dinliyor ve bir bakışla izliyor, nazik ciddiyetle, zihninin yükselişini açıkça gösteriyordu. Görünüşleri şöyle görünüyordu: doğdukları dağların ötesine hiç sapmamış iki aşık. Kim durum, onları sıradan hayatın saçmalıklarından uzaklaştırmıştı. Onların fikirleri sade ve görkemliydi, aralarında hareket ettikleri manzaralar gibi. Kim bilirdi, saf ve sevgi dolu kalplerin birliğinden başka bir mutluluk yoktu. Saint Aubert gülümsedi ve hayalinin yarattığı romantik mutluluk tablosuna iç çekti. Ve tekrar iç çekerek düşündü, doğa ve sadelik çok az biliniyordu dünya zevklerinin romantik olarak kabul edildiği gibi. Dünya, dedi, bu düşünce akışını takip ederek, nadiren hissettiği bir tutkuyu alay eder. Sahneleri ve çıkarlar, zihni oyalayabilir, tadı bozur. Kalbi yozlaştırır ve sevgi masumiyetin mütevazı onurunu kaybetmiş bir kalpte var olamaz. Erdem ve tat neredeyse aynıdır. Çünkü erdem sadece aktif tadı ve her birinin en hassas duyguları gerçek aşkla birleşir. O zaman nasıl bakacağız büyük şehirlerde aşk için, bencillik, dağınıklık ve samimiyetsizlik şefkat? Sadelik ve gerçeğin yerini sağlayacaklar mı? Öğlene yaklaşırken, yolcular dik bir yere vardıkları sırada tehlikeli yol, yürümek için iniyordu. Yol, giyinli bir tırmanışa vardı odun ile birlikte ve arabayı takip etmek yerine tazeleme yerine. Tazeleme bölümlerine girdiler. Shadow. Havada çiğli bir serinlik yayıldı ve parlak ağaçların altında büyüyen çim yeşilliği, çiçeklerin karışık kokusu ve merhem, kekik ve lavanta ile onu zenginleştiren ve ihtişam çamlar. Kayın ve kestaneler, onları gölgede bırakan bu ağacı en büyük bir lezzetli bir inziva. Bazen yoğun bitki örtüsü, country, bazen ise uzak manzaranın kısmi yakalamalarını kabul etti. Bu da hayal gücüne manzaraları daha ilginç şekilde hayal etme ipuçları verdi. Göze sunulanlardan daha etkileyiciydi. Gezginler sık sık bu hayal dolu hayal kurgularına kapılmak için oyalanıyordu.
Daha önce konuşmaları bölen sessizlik duraklamaları Valancourt ve Emily. Bugün her zamankinden daha sık geldi. Valancourt sıkça en canlılıktan aniden derin düşüncelere dalmış. Ve bazen gülümsemesinde etkilenmemiş bir hüzün vardı. Ki Emily bunu yapabiliyordu, anlamadan kaçınmadım, çünkü kalbi bu duyguyla ilgileniyordu, konuştu. Saint Aubert perdelerle dinlendi ve altında yürümeye devam ettiler, onları, tahmin ettikleri kadar. Yolun yönünü takip ediyorlar, ta ki tamamen aklını kaybettiklerini hissettiler. Kaşlarının yakınında devam ettiler, uçurumun manzarasıyla cazip bir uçurum. Yol uzağa kıvrılırken uçurumun üzerinden uzaklaşıyor. Valancourt yüksek sesle Michael'a seslendi ama duymadı, kendi sesi hariç. Kayalar arasında yankılanıyor ve çeşitli çabaları yolu geri kazanmakta aynı derecede başarısız oldu. Böyle koşullardayken, ağaçların arasında, bir çoban kulübesi gördüler. Mesafe ve Valancourt yardım istemek için ilk atladı. Ulaştığında sadece 2 küçük çocuk gördü, kapının önündeki çimde oyun oynarken. O kulübeye baktı ama kimse yoktu ve en büyüğü söyledi babalarının sürüleriyle birlikte olduğunu. Annelerinin ise aşağıya indiğini, valede vardı. Ama yakında geri dönecekti. Ayağa kalkarken, ne olduğunu düşündü, daha yapılması gerekiyordu. Aniden Michael'ın sesini duydu, en erkekçe, yukarıdaki kayalıklar arasında. Ta ki yankılarını çalana kadar. Valancourt hemen çağrıya cevap verdi ve yoluna devam etmeye çalıştı, dik yamaçları kaplayan çalılıkların arasından, ses. Çalılar ve uçurumlar üzerinde uzun mücadeleden sonra Michael'a ulaştı. Ve sonunda onu susmaya ve dinlemeye ikna etti. Yol Saint Aubert ve Emily'nin bulunduğu yerden oldukça uzaktaydı. Araba kolayca ormanın girişine geri dönemezdi ve çünkü St. Aubert için uzun ve dik yolu tırmanmak çok yorucu olurdu. Şimdi bulunduğu yere geldiğinde, Valancourt daha kolay bir tırmanış bulmak için sabırsızlanıyordu. Kendisinin geçiş şekli. Bu sırada Saint Aubert ve Emily kulübeye yaklaştılar ve kendilerini dinlendirdiler, 2 çam ağacının arasına sabitlenmiş rastik bir bank, üstünü örtüyordu, izledikleri Valancourt. Adımlarını gözlemledikleri için geri dönmeliydi. Çocukların en büyüğü oyununu bıraktı ve hareketsiz durup izlemeye başladı yabancılar. Küçük olan ise küçük oyunlarına devam etti ve onun oyunlarını takıldı, kardeşim de onlara katılacak. Aziz Aubert bu resmi memnuniyetle inceledi, çocukça sadelikle. Ta ki bu durum kendi oğullarını hatırlayana kadar, bu yaşları ve acı annelerinin yaşını kaybetmişti. Ve o bir düşünceli bir yaklaşım olarak. Emily bunu fark etti ve hemen bir şarkı söylemeye başladı, o basit ve canlı havaları. O çok sevdiği ve Jen'in nasıl vereceğini bildiği en büyüleyici tatlılıkla. Saint Aubert, ona gülümsedi, gözyaşlarını tuttu, elini tuttu ve sevgiyle bastırdı. Sonra dağıtmaya çalıştı zihninde kalan hüzünlü yansımalar. Şarkı söylerken Valancourt yaklaştı, o ise onu bölmek istemedi ve biraz mesafede durup dinledi. Sözünü bitirdiğinde, Jane partisini ve Michael'ı bulduğunu ve bunun için bir yol olduğunu söyledi. Uçurumdan arabaya çıkabileceklerini sanmışlardı. Woody ağacına işaret etti St. Aubert'ın endişeyle incelediği dik yerler. Zaten yürüyüşünden yorulmuştu ve bu tırmanış onun için korkutucuydu. Düşündü, ancak uzun ve kırık yoldan daha az zahmetli olacaktı ve o denemeye kararlı. Ama Emily, onun rahatlığına her zaman dikkat ederek şunu önerdi, dinlenmeli ve daha ileri gitmeden önce yemek yemeliydi. Valancourt oraya bırakılan ikramlar için bir araba. Döndüğünde, dağın biraz daha yukarısına çekilmeyi önerdi. Orman büyük ve geniş bir manzaraya açılıyordu. Ve oradaydılar gitmeye hazırlanırken. Çocuklara katılan genç bir kadının katıldığını ve okşuştuğunu gördüler. Onlar için ağla. Gezginler, onun sıkıntısına ilgi duyarak onu gözlemlemek için durdu. O aldı kollarındaki en küçük çocukları ve yabancıları fark eden en küçüğünü. Gözyaşlarını aceleyle sildi ve kulübeye doğru ilerledi. Saint Aubert, sorgulama üzerine üzüntüsünün yaşadığı zaman, çoban olan kocasının ve yaz aylarında burada yaşıyordu, sürüleri gözetledi. Beslemek için yönlendirdiği sürüleri gözetledi bu dağlar. Önceki gece onun küçük hepsini kaybetmişti. Bir çete bir süredir mahalleyi istila eden çingeneler uzaklaşmıştı, efendisinin birkaç koyunu. Jack, diye ekledi Shepherd'ın eşi. Biraz para biriktirmişti ve birkaç tane almıştı, koyunları da onunla birlikte götürecekler. Şimdi çalınanlar için efendisine gitmeliler. Ve her şeyden daha kötüsü, efendisi, durumu öğrendiğinde,
Will artık sürülerinin bakımına güvenme. Çünkü o sert bir adam. Ve sonra çocuklarımızın başına ne gelecek? Kadının masum yüzü ve tavrının sadeliği şikayetini anlattığında, St. Aubert'ın hikayesine inanmasına yol açtı. Ve Valancourt, bunun doğru olduğuna ikna olarak, hevesle çalınan koyunlar. Bunu duyunca hayal kırıklığıyla arkasını döndü. St. Aubert eline biraz para verdi. Emily de ondan bir şey verdi, küçük bir çanta ve uçuruma doğru yürüdüler, ama Valancourt kaldı. Arkasında, çobanın karısına konuştu, şimdi ağlayan minnettar ve sürpriz. Ne kadar paranın yerine geçmek gerektiğini sordu çalınan koyunlara ve bunun sahip olduğu her şeyden. Çok az bir miktar olduğunu fark etti onun hakkında. Şaşkın ve üzgündü. O zaman bu mevazım, dedi kendi kendine. Bu zavallı aileyi tamamen mutlu ederdi, gerçekten öyle, onları tamamen mutlu etmek için gücümde. Ama ne olacak, benden mi olacak, az parayla eve nasıl ulaşacağım, bu kalacak mı? Bir an ayağa kalktı, lüksten vazgeçmek istemedi, bir aileyi yıkımdan mutluluğa yükseltmek. Ama zorlukları göz önünde bulundurmak yolculuğunu çok az bir parayla sürdürüyordu. Bu şaşkınlık halindeyken, çobanın kendisi ortaya çıktı, onun çocuklar onu karşılamak için koştu. Birini kollarına aldı, diğeriyle birlikte ceketine tutunarak öne doğru yürüdü. Onun üzüntüsünü ve hüzünlü bir bakış hemen kararlı Valancourt. O tüm parayı harcadı, çok az Louis hariç, ve St. Aubert ile Emily'nin peşinden kaçtı, dik yere yavaşça çıkıyordu. Valancourt nadiren kalbini böyle hissetmişti, şu anda olduğu gibi hafif. Eşcinsel ruhları zevkle dans ediyordu. Her nesne etrafında öncekinden daha ilginç ya da güzel görünüyordu. St. Aubert yüzünün alışılmadık canlılığını gözlemledi. "Seni ne memnun etti, öyle mi?" dedi. "Ne güzel bir gün," diye yanıtladı Valancourt, "güneş ne kadar parlak parlıyor. Bu hava ne kadar saf, ne büyüleyici manzara. Gerçekten büyüleyici," dedi St. Aubert, erken deneyimler Valancourt'un doğasını anlamayı öğretmişti, mevcut duygular. Ne yazık ki zenginler, kim böyle bir şey yönetebiliyor, güneş ışığı? Günlerini karanlıkta, soğuk gölgede geçirmeliler, bencillik. Senin için, genç dostum, güneş her zaman şu anda. Kendi davranışların her zaman sana güneşli bir ışık versin. İyilik ve akıl birleşmiş. Valancourt, bu iltifattan çok memnun oldu ve cevap veremedi, sadece minnettar bir gülümseme. Ormanın altında, çimenli tepelerin arasında dolaşmaya devam ettiler, dağa ulaştılar ve onun işaret ettiği gölgeli zirveye ulaştıklarında, tüm parti bir bağırışla patladı. Durdukları yerin arkasında, kaya. Kütleli bir duvarda dik olarak yükselerek önemli bir yüksekliğe ulaştı ve sonra sarkan kayalıklara dallandı. Grit onları ise iyi bir tezat oluşturuyordu, çatlak bitkilerin ve yabani çiçeklerin parlak renkleri. Çatlak yanlarından, çam ve sedir ağaçlarının karanlığıyla derinleşmişti, dalgalanan yukarıda. Aşağıdaki dik noktalar, gözün aniden vadiye doğru geçtiği yerler alp çalılıklarıyla çevrili. Ve daha da aşağıda, tüylü kesane ormanlarının tepeleri. Tabanlarını kaplayan ve aralarından dışarı bakan yolcuların bıraktığı çoban kulübesi. Mavimsi mavimsi havada yüksek bir duman kıvrılıyordu. Her tarafta görkemli zirveler görünüyordu. Pireneler, bazıları muazzam mermer kayalıklar sergilemiş, görünüşü her an değişiyordu. Farklı ışıklar yüzeylerine düştü. Diğerleri, yine de daha yüksek, sadece karlı noktalar gösterirken. Alt dik noktaları neredeyse her zaman çam, ağaç ve meşe ormanlarıyla kaplı. Uzanan bu ormanlar valeye kadar. Burası, dar vadilerden biriydi. Pirenelerden Razillon ülkesine ve yeşil otlaklarına ve yetiştirilmiş güzellik, romantikle belirgin ve harika bir zıtlık oluşturuyor çevresindeki ihtişam. Dağların manzarasından şu Razillon'un alçakları, mesafenin mavi sisiyle boyanmış. Birleşirken Akdeniz sularıyla birlikte. Burada, bir burun üzerinde, kıyı sınırında. Yalnız bir işaret vardı ve üzerinde daire çizerken görülüyordu deniz kuşlarının uçuşları. Ötesinde ise, ara sıra, çalıntı bir yelken. Beyaz bir yelken belirdi, güneş ışını ile birlikte ilerlemesi güneş ışığına yaklaşmasıyla. Hissediliyordu deniz feneri. Bazen de öyle uzak bir yelken görülürdü ki, sadece gökyüzü ile dalgalar arasındaki ayrım çizgisini işaretleyin. Vadinin diğer tarafında, hemen karşısında, yolcular dinlendi. Gascony'e doğru kayalık bir geçit açıldı. Burada hiçbir iz yok, yetiştirme ortaya çıktı.
Vadisini örten granit kayalar yükseldi, aniden üslerinden indiler ve çorak uçlarını bulutlara doğru uzattılar, ormanlarla değişmemiş, avcı kulübesi tarafından bile alkışlanmamıştı. Bazen, gerçekten de, devasa bir karaçam uzun gölgesini uçurumun üzerine fırlattı ve burada ve orada bir uçurum, alnında anıtsal bir haç yükseliyordu, yolcuya daha önce oraya gitmiş olan onun kaderi. Burası tam da hayalet noktası gibi görünüyordu banditti. Ve Emily, ona yukarıdan bakarken, onları görmeyi neredeyse bekliyordu, avlarını aramak için içi boş bir mağaradan gizlice kaçıyorlardı. Bir nesnenin hemen ardından daha az da korkutucu bir şey onu vurdu. Yakındaki bir kayanın üzerinde duran bir gibbet geçidin girişine ve hemen elindeki haçlardan birinin üzerine önce gözlemlendi. Bunlar, sade ve korkunç bir hikaye anlatan hiyerogliflerdi. Bunu Saint Aubert'e söylemeyi unuttu ama bu ona karamsarlık düşürdü, ruhlarını ve onu acele etmeye teşvik etti, böylece kesin olarak ilerleyebilirlerdi, gece batmadan önce Razillon'a ulaşır. Ancak Saint Aubert'ın biraz içmeleri ve kısa kuru çimlere oturdular, erzak sepetini açtılar. Esintili mırıltılarla serinleşir. Başlarının üzerinde geniş yeşil sedir ağaçları dalgalanır. Ve yüksek palmetolar zarif gölgelerini kaldırır. Ruhu geri çekerler. Orada çam korulardan bolca nefes alan canlandırıcı fırtınalar içerler. Ve koku vadilerinde, uzaktan gürültülü seller ve kataraklar duyuluyor. Thompson, Saint Aubert, dinlenerek ve bu zirvenin huzurlu havasıyla yeniden canlandı. Ve Valencourt çevresindeki herkese ve onun konuşmasına çok hayrandı yoldaşları. Daha ileri gitmesi gerektiğini unutmuş gibiydi. Sahip olmak basit yemeklerini bitirip sahneye uzun bir veda bakışı attılar ve tekrar yükselmeye başladı. Aziz Aubert arabaya ulaştığında sevindi, Emily onunla birlikte içeri girdi. Ama Valencourt, daha geniş bir bakış açısı benimsemeye istekli, inmek üzere oldukları büyüleyici. Ülkenin kendisinden daha fazladuğu bir arabadan inip köpeklerini gevşetti ve bir kez daha onlarla birlikte atladı yolun kıyılarında. Sık sık daha geniş bir şey vaat eden puanlar için ayrılırdı ve katırların yavaş hareket ettiği bu durum ona kolayca geçin. Ne zaman olağanüstü bir görkemli sahne ortaya çıksa, St. Aubert'e acele etti, ki St. Aubert yürüyemeyecek kadar yorgun olmasına rağmen kendisi bazen şezlongu bekletiyordu. Emily ise komşuya giderken uçurum. Akşam oldu, Razillon'u bağlayan Alp dağlarından indiklerinde ve o büyüleyici ülkenin etrafında görkemli bir bariyer oluşturarak sadece açık bırakmak doğuda Akdeniz'e yetiştiriciliğin eşcinsel tonları bir kez daha manzarayı güzelleştirdi. Çünkü alçaklar en zengin tonlarla renklendirilmişti. Zengin bir iklim ve çalışkan bir halk bu hayata uyandırabilir. Portakal ve limon korulukları havayı kokuyordu, olgun meyveleri yapraklar. Ova boyunca eğimli olan geniş bağlar ise hazineler. Bunların ötesinde ormanlar, otlaklar, karışık kasabalar ve köyler vardı, denize doğru uzanmıştı. Parlak yüzeyinde birçok uzak yelken parıldıyordu, tüm sahne boyunca akşamın mor ışıltısı yayıldı. Bu çevresindeki Alplerle birlikte manzara gerçekten mükemmel bir tablo sunuyordu. Güzel ve yüce olan, kucağında uyuyan güzellik, dehşet içindeydi. Yolcular, ovalara ulaştıktan sonra, çitlerin arasından ilerlediler. Çiçekli mirt ve nar ile Arles kasabasına gitmeyi teklif ettiler, gece dinlen. Basit ama düzenli bir düzenleme ile buluştular ve bugünün zahmetinden ve zevklerinden sonra mutlu bir akşam geçirdim, yaklaşan ayrılık ruhlarını karanlık bir şekilde sarsıyordu. It was Saint Aubert'ın sabahtanın sınırlarına doğru ilerleme planı Akdeniz'e ve kıyıları boyunca Languedoc'a doğru seyahat eder. Ve Valencourt, çünkü artık neredeyse iyileşmişti ve devam etme hakkı kalmamıştı, yeni arkadaşlarıyla birlikte, onları burada bırakmaya karar vermişti. Saint Aubert, ki çok ondan memnun oldu, daha ileri gitmesi için davet etti ama daveti tekrar etmedi. Ve Valencourt, bunu kabul etme cazibesinden vazgeçecek kadar kararlıydı. Böylece kendini bu lütufan haksız olmadığını kanıtlayabilirdi. Aşağıdaki konularda bu nedenle sabah ayrılacaklardı. St. Aubert ise kendi yolunu takip edecekti, Languedoc ve Valencourt'a giderek dağlar arasında yeni manzaralar keşfetmek için eve dön. Bu akşam sık sık sessiz ve düşünceli olurdu. St. Aubert'ın ona karşı tavrı şefkatliydi. Ama ciddiydi, Emily ise öyleydi, ciddiydi. Ancak sık sık neşeli görünmeye çalışıyordu.
Bir şimdiye kadar birlikte geçirdikleri en hüzünlü akşamlarda, ayrıldılar gece. Sabah, Valancourt St. Aubert ve Emily ile kahvaltı yaptı, ikisi de yoktu, uyuyarak çok dinlenmiş gibiydi. Hastalığın yorgunluğu hala St. Aubert'e ve Emily'nin korkusuna göre hastalığı hızla artıyor gibi görünüyordu üzerine. Bakışlarını endişeli bir sevgiyle ve ifadelerini izliyordu, her zaman kendi içinde sadık bir şekilde yansıyordu. Tanışmalarının başında Valancourt adını duyurmuştu ve aile. St. Aubert de aile mülkleri için yabancı değildi. Şimdi Valancourt'un ağabeyinin elinde olan bu kartlar çok küçüktü, La Vallee'den 20 milden fazla uzaklıkta ve bazen yaşlı Valancourt'un mahalledeki ziyaretlerinde. Bu bilgi onu yapmıştı, mevcut yoldaşını daha gönüllü kabul eder. Çünkü, yüz ifadesi ve görgü kuralları, Aziz Aubert ile tanışmasını sağlardı. Aubert bu konuda çok yatkındı, kendi gözlerinin zekasına, yüz ifadelerine güvenerek, bunları kendi girişine yeterli giriş olarak kabul etmezdi kızı. Kahvaltı neredeyse önceki geceki akşam yemeği kadar sessizdi. Ama düşünceleri sonunda araba tekerleklerinin sesiyle bölündü, bu gemileri St. Aubert ve Emily'yi götürecekti. Valancourt sandalyeye gitti, pencereye gitti. Gerçekten de arabaydı ve o geri döndü konuşmadan oturduğu yer. Ayrılmaları gereken an gelmişti. St. Aubert, Valancourt'a La Vallee'den asla geçmeyeceğini umduğunu söyledi, onu ziyaret etmesini teşvik etti ve Valancourt ona hevesle teşekkür ederek ona güvence verdi, asla yapmayacaktı. Bunu söyledi, çekingen bir şekilde Emily'ye baktı. O da ruhunun ciddiyetini gülümsemekten uzaklaştırdı. Birkaç dakika sonra geçtiler ilginç bir sohbet ve ardından St. Aubert arabaya doğru yol gösterdi, Emily ve Valancourt sessizce takip ediyordu. İkincisi kapıda oyalanıyordu, oturduktan birkaç dakika sonra, partiden kimse gitmemiş gibiydi, cesaret edecek kadar yetenek, veda. Sonunda St. Aubert hüzünlü bir kelime, Emily'nin Valancourt'a ileti, o da bir mesajla karşılık verdi. Üzgün bir gülümseme ve araba yoluna devam etti. Yolcular bir süre huzurlu bir düşünceli halde kaldı, bu da hoş olmayan bir durum değil. St. Aubert ise şöyle dedi, burası çok umut vadeden genç bir adam. Yıllardır bu kadar memnun olmamıştım herhangi bir kişiyle, bu kadar kısa bir tanıdıkla. Hafızama, gençliğimdeki günlerde, her sahnenin yeni ve keyifliydi. Aziz Aubert iç çekti ve tekrar hayallere daldı. Ve Emily yola tekrar bakarken Valancourt, küçük hanın kapısında geçtiler. Peşinden geliyorlardı, gözleriyle onları anlatıyordu. Onu fark etti ve elini salladı ve geri döndü, veda, ta ki kıvrımlı yol onu gözünden kapatana kadar. Yaklaşık onun yaşındayken hatırlıyorum, diye devam etti St. Aubert, ve ben de tam olarak onun gibi düşündüm ve hissettim. Dünya açılıyordu o zaman beni, şimdi kapanıyor. Sevgili efendim, bu kadar kasvetli düşünmeyin, dedi Emily titreyerek sesiyle konuşur. Umarım kendi hayatın için çok, çok yılın vardır, kendi iyiliğim için. Ah, benim Emily'm, diye yanıtladı Aziz Aubert, senin iyiliğin için. Umarım öyledir. Bir gözyaşı sildi, o gözyaşı gizlice içe gidiyordu yanağı. Yüzüne bir gülümseme oluşturdu ve tezahürat dolu bir sesle dedi. Gençliğin tutkusunda ve samimiyetinde bir şey vardır. O da özellikle yaşlı bir adamın düşüncesi için hoş bir şey. Eğer duyguları varsa dünya tarafından tamamen aşınmamıştı. Tezahürat ve canlandırıcı, tıpkı hasta birine bahar görünümü. Zihni bir nebze ruhunu yakalayıp sezon ve gözleri geçici bir güneş ışığıyla parlar. Valancourt bu bahar bana. Emily, babasının elini sevgiyle bastıran biri. Daha önce hiç yapmamıştı, verdiği övgüleri büyük bir zevkle dinledi. Hayır, hatta o kendisine bunları vermişti. Üzüm bağları, ormanlar ve otlaklar arasında yolculuk ettiler, manzaranın romantik güzelliği. Bir tarafı ise Pirenelerin ihtişamı ve diğer yandan okyanus. Ve kısa süre sonra öğlen saatlerinde, Akdeniz kıyısında bulunan Collier kasabasına ulaştılar. Al yemek yediler ve serinleşene kadar dinlenip dinlendiler. Sonra ise kendi peşlerine koştular kıyılar boyunca, o büyüleyici kıyılar, ki, bunlar uzanıyor Languedoc. Emily, denizin genişliğine, yüzeyine heyecanla baktı, değişiyor. Işıklar ve gölgeler düştükçe ve ağaçlık kıyılarında, yumuşamıştı sonbahar tonları. Aziz Aubert, Bininci'den mektuplar beklediği Perpignan'a ulaşmak için sabırsızlanıyordu.
Quesnel ve bu mektupların beklentisi onu bu mektuplara itkİ etmişti. Collier'den ayrıldı. Çünkü zayıf bedeni hemen dinlenmeye ihtiyaç duymuştu. Sonrası birkaç mil yol kat ettikten sonra uyuyakaldı. Ve Emily, 2 ya da 3 tane koymuştu. La Vallee'den ayrılırken arabaya bindirilmiş kitaplar artık bakmak için boş zamana sahipti, onlara giriyordu. Valensurt'un günü okuduğu bir tane aradı önce ve bir sayfayı geri izleme zevkini umuyordu. Gözleri yakın zamanda vefat eden sevgili bir arkadaşı geçmişti. Geçitlere takılırken hayranlık duyduğu ve kendi diliyle konuşmalarına izin verdiği için ve kendini onun huzuruna getirmek, kitabı ararken hiçbir yerde bulamıyordu. Ama onun yerine Petrarch'ın bir cildi algılandı, Valencourt'a ait olan ve içinde adı yazılan şiirler. Ve sık sık ona pasajlar okumuştu, tüm zavallı ifadeyle, bu yazarın duygularını karakterize ediyordu. İnanmakta tereddüt etti. Neredeyse başka herhangi bir kişi için yeterince belirgin olurdu ki kasıtlı olarak bu kitabı bırakmıştı, kaybettiği kitabı ve o aşkı bu konuşmayı tetikledi. Ama sabırsız bir zevkle açtıktan sonra ve okuduğu çeşitli pasajlar boyunca kalemin çizdiği çizgileri gözlemledi yüksek sesle. Diğerlerinin altında ise onun olduğundan daha hassas bir şefkati tanımlayan sesine güvenmeye cesaret ettiğinde, sonunda bu inanç aklına geldi. Çünkü bazı anlarda sadece sevildiğinin farkındaydı. Sonra, bir hatırlama bu tonları anlattığı tüm ton ve yüz değişikliklerini sonetler ve ifadelerinde konuşan ruhun üzerine bastırıldı ve onun sevgisinin anısına ağladı. Gün batımından kısa bir süre sonra Perpignan'a vardılar. Aziz Aubert, tıpkı kendisi gibi, orada buldu bininci. Quesnel'den gelen mektuplar bekleniyordu. İçeriği o kadar açıkça ve Emily'nin endişelenmesi ve onu zorlaması onu çok etkiledi. Ona kadar incelikle, endişesinin nedenini açıklamaya izin verirdi. Ama cevap verdi sadece gözyaşlarıyla ve hemen başka konularda konuşmaya başladı. Ama Emily en ilginç olanı bastırmayı tercih etmedi. Çok etkilendi babasının tavrı ve uykusuz bir gece geçirdiği bir gece. Sabah boyunca Leucate doğru kıyı boyunca yolculuklarına devam ettiler, Akdeniz'de. Languedoc sınırlarında yer alan başka bir kasaba ve Razillon. Yolda Emily önceki gecenin konusunu tekrar anlattı ve St. Aubert'ın sessizliği ve üzgünlüğünden o kadar derinden etkilenmiş gibi görünüyordu ki. Çekingenliğinden rahatladı. İstemiyordum, sevgili Emily, dedi o. Bu sahnelerden aldığınız zevkin üzerine bir bulut düşürmek için ve bu nedenle şimdilik bazı koşulları gizlemeyi amaçladı, ancak sonunda tanışmış olmalısın. Ama kaygın amacımı boşalttı. Belki de bundan ne kadar acı çekiyorsun anlatmam gereken gerçekleri bilmekten kaynaklanıyor. 1000. Quesnel'in ziyareti bunu kanıtladı, bana mutsuz bir durum. Şimdi doğruladığı haberin bir kısmını bana anlatmaya geldi. Paris'ten 1000. Motteville'den bahsettiğimi duymuş olabilirsin ama bilmiyordunuz, kişisel mülkümün şefinin onun eline devredildiğini. Harika geçirdim, ona güveniyorum ve hala inanmaya hazırım ki tamamen öyle değil, değerimi hak etmeyecek. Çeşitli koşullar onu mahvetmek için birleşti ve onunla birlikte mahvoldum. Saint Aubert duygularını gizlemek için durdu. 1000. Quesnel'den yeni aldığım mektuplar, diye devam etti, kararlı bir şekilde konuşmaya zorlandı. Motteville'den diğerlerini çevreledi, bu da korktuğum her şeyi doğruladı. O zaman La Vallee'den ayrılmak zorunda mıyız, dedi Emily, uzun bir duraklamadan sonra sessizlik. Bu henüz kesin değil, diye yanıtladı St. Aubert, Motteville'in alacaklılarıyla yapabileceği uzlaşmaya bağlı olacak. Gelirim, biliyorsun, hiç büyük değildi, şimdi de çok az olacak gerçekten. Senin için, Emily, senin için, evladım, en çok benim olduğum şey acı çekmiş. Son sözleri sendeleyerek kaldı. Emily ona nazikçe gülümsedi gözyaşları içinden ve sonra duygularını aşmaya çalışarak. Benim sevgili baba, dedi kadın, benim için ya da kendin için üzülme, biz belki de mutlu olabilir. La Vallee bizim için kalıyorsa, biz de mutlu olmalıyız. Yapacağız sadece bir hizmetkarla tutun, değişimi neredeyse fark etmeyeceksiniz gelir. Teselli olun, sevgili efendim. Bunların eksikliğini hissetmeyeceğiz lüksler, başkalarının çok değer verdiği lüksler. Çünkü biz onlara hiç ilgi duymamıştık ve yoksulluk bizi birçok teselliden mahrum bırakamaz. Bizden birbirimize duyduğumuz sevgi, ya da kendi görüşümüzde bizi aşağılar. Ya da herhangi bir kişinin, kiminin görüşünü değerli bulmamız gerektiğini
Aziz Aubert yüzünü mendiliyle gizledi ve konuşamadı. Ama Emily babasına gerçekleri anlatmaya devam etti, ki kendisi de vardı zihnine kazındı. Ayrıca, sevgili efendim, yoksulluk bizi entelektüel zevkler. Bana örnekler sunma rahatlığından mahrum bırakamaz dayanıklılık ve iyilik. Ben de sevgili bir ebeveyni teselli etmenin sevincini bilmiyordum. Büyük ve güzel olan zevkimizi azaltamaz ya da bizi bunu şımartmanın yolları. Doğa sahneleri için, o yüce gösteriler, tüm yapaylüklerden sonsuz derecede üstün. Eğlenceye açıktır fakirlerin ve zenginlerin de varlığını paylaşıyordu. O zaman şikayet edecek neyimiz var ki, yeter ki gerekli ihtiyaçlara ihtiyacımız olmasın. Zenginlik gibi zevkler ise olamaz satın almaya devam eder. O halde, doğanın yüce lükslerini koruyoruz ve sadece sanatın önemsiz olanlarını bırak. Saint Aubert cevap veremedi. Emily'yi kucağına aldı, gözyaşları aktı birlikte, ama onlar hüzün gözyaşları değildi. Bu dilden sonra kalpleri zayıf olurdu ve bazıları sessiz kalırdı zaman. Sonra, St. Aubert önceki gibi sohbet etti. Çünkü, eğer zihni toparlanmamış olsaydı doğal huzuru, en azından görünüşünü almıştı. Günün erken saatlerinde romantik Leucott kasabasına ulaştılar, ancak St. Aubert yorgundu ve geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Akşam ise çaba gösterdi, kendisi de kızıyla birlikte yürüyüp çevreyi görmeye gitmiş Leucott Gölü. Akdeniz, Razillon'un bir kısmı, Pirenelerle birlikte ve şimdi yüz yüzle kızaran bol Languedoc eyaletinin geniş bir kısmını da köylülerin toplamaya başladığı olgunlaşmış yıl. St. Aubert ve Emily, yoğun grupları gördü, neşeli şarkıyı yakaladı. Esinti ve ertesi günün yolculuğunu memnuniyetle beklediler bu eşcinsel bölge üzerine. Ancak yine de deniz kıyısı boyunca dolaşmayı planladı. Hemen eve dönmek kısmen onun dileğiydi. Ancak bundan el çekindi, yolculuğun kızına verdiği zevki uzatma arzusu ve deniz havasının kendi rahatsızlığı üzerindeki etkisini denemek için. Ertesi gün bu nedenle, yolculuklarına yeniden başladılar. Akdeniz kıyılarında kıvrımlı Languedoc. Hala oluşan Pireneler onların harika arka planı. Sağlarında ise okyanus ve sollarında geniş geniş ovalar mavi ufka eriyip gidiyordu. St. Aubert memnundu ve Emily ile çok konuştu, ama neşesi bazen yapay. Bazen de hafif bir hüzün gölgesi onun üzerine çökerdi, yüzünü ve ona ihanet etmesini sağladı. Bu kısa süre sonra Emily'nin gülümsemesiyle uzaklaştırıldı. Ama o da acıyan bir kalple gülümsedi. Çünkü onun talihsizliklerini gördü, zihnine ve zayıf bedenine avlanıyordu. Akşam vakti Upper Languedoc'un küçük bir köyüne ulaştılar ve orada geceyi geçirmeyi planlıyorlardı. Ama yer yatak alamıyordu, burada, aynı zamanda dönemin dönemiydi ve onlar sonraki gönderi. Hastalık ve yorgunluğun yorgunluğu, St. Aubert, derhal dinlenmeye ihtiyaç duydu ve akşam artık çok ilerlemişti. Ama zorunluluktan temiz edilmedi ve Michael'a devam etmesini emretti. Languedoc'un zengin ovaları, yılın tüm görkemlerini sergilemiş. Bir Fransız festivalinin neşesiyle Aziz Aubert'i artık uyandırmadı zevk. Durumu ise komiklikle hüzünlü bir tezat oluşturuyordu ve etrafını saran genç güzellik. Tembel gözleri sahnede gezinirken, yakında, belki de, bu dünyada sonsuza dek kapalı olacaklarını düşündü. O uzak ve yüce dağlar, dedi gizlice, batıya doğru uzanan bir Pireneler zincirine baktı. Bunlar bol ovalar, bu mavi kasa, neşeli gün ışığı, kapatılacak gözlerim. Köylünün şarkısı, insanın tezahürat sesi, olmaz benim için daha uzun ses ver. Emily'nin zeki gözleri, zihninden geçenleri okuyormuş gibi babası. Ve o da yüzüne öyle nazik bir acıma ifadesiyle baktı. Her pişmanlık nesnesinden düşüncelerini hatırladı ve sadece kızını korumasız bırakması gerektiğini hatırlıyordu. Bu düşünce pişmanlığı acıya çevirdi. Derin bir iç çekti ve sessiz kaldı, o iç çekişi anlıyor gibiydi. Çünkü elini bastırdı, sevgiyle söyledi, sonra gözyaşlarını saklamak için pencereye döndü. Şimdi güneş Akdeniz'in dalgalarına son sarı bir parıltı ve karanlık alacakaranlık hızla yayıldı. Ta ki sadece hüzünlü bir ışın belirene kadar. Batı ufku, güneşin buharlar arasında battığı noktayı işaret ediyor sonbahar akşamı. Kıyıdan serin bir esinti geldi ve Emily cam. Ama hava, sağlığına ferahlatıcı olsa da, onun kadar ürkütücüydü hastalık ve Aziz Aubert pencerenin çekilmesini istedi. Artan hastalık onu günün yolculuğunu bitirmek için her zamankinden daha fazla endişelendirmişti.
Ve katırı durdurup ne kadar yol gittiklerini sormak için bir sonraki ekibe ne kadar yol kat edeceklerini sordu Post. O da, 9 mil, diye yanıtladı. Yapamayacağımı hissediyorum, çok daha ileri ilerleyin, dedi St. Aubert, devam ederken yolda gece için bizi barındıracak herhangi bir ev var. Arabaya geri oturdu ve Michael, havada kırbacıyla şaklatarak yola çıktı ve tam 4 nala devam etti. Ta ki St. Aubert neredeyse bayılacak şekilde seslenene kadar ona durmasını söyledi. Emily endişeli pencereden baktı ve bir köylü gördü, yolda biraz yürüyerek, onu beklediler. Ta ki o gelene kadar mahallede herhangi bir ev olup olmadığı sorulduğunda. Seyahat edenlere uygun bir şekilde yer alıyordu. Yanıtladı, hiçbir şey bilmediğini söyledi. Bir şey var şato, gerçekten, sağdaki ormanların arasında, diye ekledi. Ama ben kimseyi kabul etmediğine inanıyorum ve sana yolu gösteremem. Çünkü neredeyse bir burada yabancı. St. Aubert ona biraz daha soru soracaktı, şato hakkında konuştu, ama adam aniden veda gitti. Bir süre sonra düşünerek Michael'a yavaşça ormana doğru ilerlemesini emretti. Her an şimdi alacakaranlık derinleşiyor ve yolu bulmayı zorlaştırıyordu. Kısa süre sonra başka bir köylü vefat etti. Şatoya giden yol orman, diye bağırdı Michael. Ormandaki şato, diye bağırdı köylü, öyle yani kule yıl mı diyorsun, orada. Senin dediğin kule hakkında bilmiyorum, dedi Michael. Yani o beyaz bir bina parçasını kastediyorum, ki biz bir orada, ağaçların arasında mesafe. Evet, o kule, sen kimsin, gidiyorsun oraya mı, dedi adam şaşkınlıkla. St. Aubert, bu tuhaf soruyu duyunca ve onun tuhaf tonu gözlemlediğinde teslim edildi. Arabadan dışarı baktı. Öyle yolcular, dedi, bir ev arayanlar. Gece konaklaması, burada bir şey var mı? Yok, monsieur, eğer şansını orada denemek istersen, diye yanıtladı köylü, ormana işaret ederek. Ama sana tavsiye etmem oraya gitmek. Şato kime ait? Kendimi pek tanımıyorum, monsieur. O zaman ıssız mı? Hayır, ıssız değil, görevli ve ev hizmetçisi orada, sanırım. Bunu duyunca, St. Aubert Şato'ya gitmeye ve gece için konaklama reddetme. Bu nedenle yurtsever Michael'a yolu gösterecek ve ödül beklemesini istemiş sorun. Adam bir an sessiz kaldı, sonra devam ettiğini söyledi diğer işler, ama yolun kaçırılmayacağını. Eğer yukarı çıkarlarsa sağa doğru bir cadde, oraya işaret etti. St. Aubert konuşacaktı, ama köylü ona iyi geceler diledi ve yürümeye devam etti. Arabası şimdi bir kapıyla korunan caddeye doğru ilerledi ve Michael kapıyı açmak için atından İndikten sonra, antik meşe sıralarının arasına girdiler ve birbirine karışmış dalları olan chestnut. Yukarıda yüksek bir kemer oluşturuyordu. Vardı bu caddede görünüşünde çok kasvetli ve ıssız bir şey var ve yalnız bir sessizlik. Emily neredeyse titreyerek geçerken bu sessizliği yaşadı. Ve, köylünün şatodan bahsetme şeklini hatırlayarak, sözlerine gizemli bir anlam veriyordu. Böyle bir şey vardı ki diye söyledi. Ancak bu endişeleri kontrol etmeye çalıştı. Muhtemelen bu hayalin hüzünlü bir hayal gücünün sonucu olduğunu ve babamın durumu ve kendi koşullarını göz önünde bulundurmak her izlenimde mantıklı davranıyordu. Yavaş yavaş yollarına devam ettiler. Çünkü artık neredeyse karanlığa bürünmüşlerdi. Ki bunlar birlikte toprağın düzensizliği ve yaşlı ağaçların sık kök açmasıyla birlikte toprağın üstüne fırlatıldı, bu da temkinli ilerlemeyi zorunlu kıldı. Aniden Michael arabayı durdurdu ve St. Aubert pencereden nedenini sorduğunda, bir mesafede cadde yukarı doğru hareket eden bir figür fark etti. Alacakaranlık ne olduğunu ayırt etmesine izin vermiyordu ama Michael'a söyledi, devam et. Burası çılgın bir yer gibi görünüyor, dedi Michael. Ev yok burada, sayın yargıç, geri dönmemiz gerektiğini düşünmüyor mu? Biraz daha ileri git, eğer ev görmezsek geri döneceğiz. Yol, diye yanıtladı St. Aubert. Michael isteksizce ilerledi ve yürüyüşünün aşırı yavaş olması St. Aubert pencereden tekrar bakıp onu hızlandırdı, o zaman yine aynı şeyi gördü figür. Biraz şaşırdı, muhtemelen yerin kasvetliliği onu etkiledi, normalden daha fazla alarm verebilirdi. Her ne olursa olsun, şimdi Michael'ı durdurdu ve onu caddedeki kişiye çağırmasını istedi. Lütfen sayın yargıç, o bir soyguncu olabilir, dedi Michael. O beni memnun etmiyor, diye yanıtladı Aziz Aubert. Gülümsemekten kendini alamayan ifadesinin basitliği ve bu nedenle, yol
Çünkü aradığımız şeyle burada karşılaşma ihtimali yok. Michael hemen döndü ve hızla geri dönerken o sırada soldaki ağaçların arasından bir ses duyuldu. Sesi değildi komut ya da sıkıntı ama neredeyse hiç görünmeyen derin, boş bir ton insan. Adam katırlarını hızla savrularak mümkün olduğunca hızlı ilerlemeye çalıştı. Ne olursa olsun karanlık, kırık toprak ve tüm partinin boyunları, bir kez bile kapıya ulaşana kadar durdu. Kapı caddeden açılan High Road'da daha ılımlı bir tempoya geçti. "Çok hastayım," dedi Aziz Aubert, kızının elini tutarak. "O zaman daha kötüsün, efendim," dedi Emily, onun sesinden son derece endişelenerek. Tarzında, "Sen daha kötüsün ve burada yardım yok. Aman tanrım, ne olacak, bitirin." Başını onun omzuna yasladı. O ise çabaladı, koluyla onu destekledi ve Michael tekrar durması emredildi. Ne zaman tekerleklerin titremesi kesilmiş, yayınlarında müzik duyuluyordu, yani Emily, Hop'un sesi. "Ah, bir insan yerleşiminin yakınındayız. Yakında yardım alabilir," dedi. Endişeyle dinledi, sesler uzaktı ve sanki bir yolun kenarındaki ormanın uzak bir kısmı ve onların çıktığı yerde, soluk ay ışığında bir şey gibi bir şey algıladı şato. Ancak buna ulaşmak zordu, St. Aubert artık çok hastaydı, arabanın hareketini taşımak, Michael eşelerini bırakamıyordu. Ve babasını desteklemeye devam eden Emily. Onu terk etmekten korkuyordu ve aynı zamanda terk etmekten de korkuyordu, tek başına öyle bir mesafeye gitti ki, nereye ya da kime gideceğini bilmiyordu. Ancak hemen karar vermek gerekiyordu. St. Aubert, bu nedenle, Michael'a yavaş ilerlemesini söyledi. Ama çok uzağa gitmemişti, o bayıldığında ve vagon tekrar durduruldu. Tamamen akılsız yatıyordu. "Sevgilim, sevgili baba," diye bağırdı Emily büyük bir acı içinde, "onun ölürken, konuş. Sadece bir kelime varsa senin sesini duymamı sağlayacak ses." Ama hiçbir ses cevap vermedi. "Korkunun acısıyla," dedi Michael, yol boyunca akan dereden su getirdi. Ve, adamın şapkasına biraz aldı, titreyen elleriyle serpti babasının yüzünden. Ayın ışınları şimdi üzerine düşerken, ölüm izlenimini taşıyor gibiydi. Artık bencil korkunun her duygusu vardı, daha güçlü bir etki yarattı ve St. Aubert'i Michael'ın bakımına bağladı, katırlarından uzaklaşmayı reddeden Sv. Arabadan inip aramaya başladı, uzaktan gördüğü şatodan. Hala ay ışığı altında bir geceydi ve havada hala çalan müzik, yüksek yoldan adımlarını yönlendirdi. Ormana giden gölgeli bir sokak. Zihni bir süredir öyle babası için tamamen endişe ve korkuyla meşguldü. Ona karşı hiç hissetmiyordu kendisi. Artık tamamen sarkık yaprakların derinleşen karanlığına kadar ay ışığını ve yerin vahşiliğini dışlamış, onu bir duyuya hatırlattı, macera dolu durumundan. Müzik kesilmişti ve rehberi yoktu şans. Bir an korkuyla şaşkınlıkla durdu, ta ki onu hissedene kadar. Babasının durumu yine kendisi için her düşünceyi aşıyordu, o devam etti. Yol ormanda sona eriyordu ama o boşuna etrafa baktı, ama bir araya geldi, bir ev ya da bir insan ve onu yönlendirecek bir ses için boşuna dinledi. O ama nereye gittiğini bilmeden acele etti, ormanın derinliklerinden kaçınarak. Ve sınırlarını korumaya çalışıyorlar, ta ki kaba bir yola kadar, ki ay ışığı noktasına açıldı. Dikkatini çekti. Bunun vahşiliği cadde, Kuleli Şato'ya giden yolu hatırlamasına getirdi ve bunun aynı alanın bir parçası olduğuna inanmaya meyilliydi ve muhtemelen aynı noktaya vardı. Tereddüt ederken, onu takip edip etmeyeceğine karar veriyor değil. Kulağında yüksek sesle, neşeyle birçok ses patladı. Görünüşe göre değil neşeli ama isyan kahkahası vardı ve dehşete düşmüştü. O ise durakladı, uzaktan gelen bir ses duydu, geldiği yoldan çağırıyordu. Değil şüpheli ama bu Michael'ınkıydı, ilk dürtüsünü hızla geri dönmek oldu. Ama ikinci bir düşünce amacını değiştirdi. Sadece son uç noktası, Michael eşeklerini bırakmak zorunda kalsa ve korkarak başarılı olabilirdi. Babasının şimdi ölmekte olduğunu düşünerek, zayıf bir umuduyla ileri koştu. Ormandaki insanlardan yardım almak. Kalbi korkuyla atıyordu beklentisini. Seslerin çıktığı yere yaklaşırken ve sık sık adımları düşmüş Lea'yı rahatsız edince şaşırttı. Sesler onu daha önce fark ettiği ay ışığı açıklığı. Biraz uzaklıkta durdu ve ağaçların tepeleri arasında küçük dairesel bir seviye gördü. Yeşil çim, ormanla çevrili, üzerinde bir grup figür beliriyordu.
Açık yaklaştıkça, giysileriyle onları köylü olarak ayırt etti ve ormanın kenarına dağılmış birkaç kulübe gördü, dalgalanıyordu bu noktaya yüksek bir şekilde bakıyor. O bakarken ve üstesinden gelmeye çalışırken, adımlarını engelleyen endişelerle. Birkaç köylü kız bir kulübe, müzik hemen başladı ve dans başladı. Neşeli olan vintage müzik, daha önce havada duyduğu aynı. O babası için korkuyla meşgul olan kalbi. Zıtlığı hissedemedi bu eşcinsel sahne onun kendi sıkıntısına yol açtı. Hızla öne doğru adım attı bir kulübe kapısında oturan yaşlı köylülerden oluşan bir grup ve durumunu açıkladıktan sonra yardım istedi. Birkaçı hızla ayağa kalktı ve ellerinden gelen her türlü hizmeti sunarak Emily'nin peşinden geldi. Rüzgarla yola doğru olabildiğince hızlı hareket ediyor gibiydi. Arabaya vardığında, Saint Aubert'ın yeniden canlandırıldığını gördü. Açık duyularının iyileşmesi, kızının nerede olduğunu Michael'dan duymuş gitmişti. Onun için duyduğu endişe her şeyi ele geçirmişti ve onu içeri göndermişti onu aramak. Yine de hala tembeldi ve kendini yetersiz hissediyordu çok daha uzağa gitmek için bir han talebini. Yeniledi ve ormandaki şato sizi ağırlayamaz, efendim, Emily'yi ormandan takip eden saygıdeğer bir köylü, evet. Öyle neredeyse hiç yerleşim yoktu. Ama, bana kulübemi ziyaret etme onurunu verirseniz, en iyi yatağa hoş geldiniz. Saint Aubert kendisi de bir Fransızdı, bu nedenle Frenç'e şaşırmadı nezaket. Ama hasta olmasına rağmen, teklifin değerini bu tarzı eşlik etti. Özür dilemeye ya da dilemeye çok fazla incelik vardı köylünün misafirperverliğinden yararlanmakta. Tereddüt ediyor gibi görünüyor, ama hemen aynı açık görüşle kabul etti. Arabası tekrar yavaşça ilerledi. Michael, köylüleri yolda takip ediyor, Emily de yeni bırakmıştı. Ta ki ay ışığı açıklığına gelene kadar. Saint Aubert'ın morali ev sahibinin nezaketiyle şimdiye kadar iyileşmişti ve neredeyse huzur ihtimali. Tatlı bir rehavetle baktığı ay ışığı manzarası, gölgeli ormanlarla çevrili. Buradan ve buradan geçtiği orada, bir açıklık akan ihtişamı kabul ediyor. Bir kulübe ya da bir kulübe keşfediyordu parıldayan deniz. Acı verici bir duygu olmadan neşeli notaları dinledi. Gitar ve tamborin ve gözleri yaşlar gelse de. Köylülerin gösterişli dansını gördüğünde bunlar sadece yas dolu gözyaşları değildi pişmanlık. Emily için durum farklıydı. Babası için hemen bir korku duyulmuştu her sevinç notası uyanarak hafif bir melankoliye dönüştü. Karşılaştırma, güçlendirmek için hizmet verdi. Dans, at arabası yaklaşırken sona erdi. Bu bir olguydu bu ormanlar izole edildi ve köylüler etrafına hevesle akın etti merak. Hasta bir yabancı getirdiğini öğrenen birkaç kız kaçtı çim boyunca geçti ve şarap ile üzüm sepetleriyle geri döndüler, böylece yolculara sunuldu, her biri nazik bir tartışmayla bir tercih. Sonunda araba düzenli bir kulübede durdu ve saygıdeğer kondüktör, St. Aubert'ın inmesine yardım ederek onu ve Emily'yi sadece ay ışınlarıyla aydınlatılan küçük bir iç oda, açık kapı itiraf etti. Aziz Aubert, dinlenmekten sevinerek bir koltukta oturdu ve duyuları, hafifçe sallanan serin ve ılık havayla tazelenmişti. Halımları sardı ve tatlı nefeslerini daireye üfledi. Onun La Voisin olarak adlandırılan ev sahibi odadan çıktı ama kısa süre sonra meyveler, krema ve kulübesinin sunduğu tüm pastoral lüks setten sonra ve orada, samimi bir hoş karşılama gülümsemesiyle sandalyenin arkasına çekildi. Misafiri, Saint Aubert, onun masaya oturmasını ısrarla istedi ve meyve damak ateşini yatıştırmıştı ve kendini biraz buldu yeniden canlandığında. Ev sahibi ile konuşmaya başladı ve ev sahibi birkaç kişiyle iletişim kurdu kendisi ve ailesiyle. İlgili ilginç ayrıntılar çünkü bunlar kalpten söyleniyor ve tatlının bir resmini çiziyordu aile. Nezaketi ile gösterildi. Emily babasının yanına oturdu, elini tuttu ve, yaşlı adamı dinlerken, kalbi sevgiyle doldu şefkat anlattı ve gözyaşları hüzünlü düşüncelere döküldü. Ölüm muhtemelen yakında onu o zamanlar en değerli nimetten mahrum bırakacaktı ele geçirilmiş. Sonbahar akşamının yumuşak ay ışığı ve uzak müzik, şimdi hüzünlü bir gerginlik gibiydi. Zihninin hüznünü daha da artırdı. Eski adam ailesinden bahsetmeye devam etti ve Saint Aubert sessiz kaldı. Ben sadece bir kızım var, dedi La Voisin, ama mutlu evli ve benim için her şey. Eşimi kaybettiğimde, diye ekledi iç çekerek, Ans ve ailesiyle yaşamaya geldim.
Birkaç tane var çocuklar, hepsi yeşil alanda dans ediyor, neşeli çekirgeler ve uzun süre öyle olsun. Umarım aralarında ölerim, Monsieur. Artık yaşlıyım ve uzun yaşayacağımı bekleyemem, ama biraz rahatlık var çocuklarının arasında ölmek. İyi dostum, dedi Saint Aubert, sesi titreyerek, umarım onların arasında uzun süre yaşarsın. Ah, efendim, benim yaşımda bunu beklememeliyim, diye yanıtladı yaşlı adam ve durakladı. Neredeyse hiç dilemem, diye devam etti, çünkü ben ne zaman ölsem cennete gideceğime güven. Zavallı karım orada yok önümde. Bazen neredeyse onu ay ışığında duran bir gecede gördüğümü hayal edebiliyorum. Bu gözlüklerin arasında yürümek, çok sevdiği bir yer. Beyefendi, inanıyor musunuz ki? Bedeni terk ettikten sonra dünyayı tekrar ziyaret etmemize izin verilecek mi? Emily artık kalbinin acısını bastıramıyordu. Gözyaşları hızla üzerine döküldü babasının elini, hala tuttuğu eleydi. Konuşmaya çalıştı ve uzunluk alçak bir sesle dedi. Umarım küçümsememize izin verilir dünyada kalanlarımız var, ama umut edebileceğim. Gelecek çok şey gözlerimizden gizlenmiş ve inanç ile umut onunla ilgili tek rehberlerimizdir. Biz bedensiz ruhların dostları gözettiğine inanmaları emredilmez sevdiler. Ama biz de masumca umabiliriz. Bu, asla amayacağım bir umuttur istifa et, diye devam etti, kızının gözyaşlarını silerken gözler. Ölümün acı anlarını tatlandıracak. Gözyaşları döküldü yavaşça yanaklarında, Lavoisi'nin de ağladı ve bir sessizlik oldu. Sonra, Lavoisi'nin konuyu yenileyerek şöyle dedi. Ama siz inanıyorsunuz efendim, bu dünyada sevdiğimiz ilişkilerle başka bir dünyada karşılaşacağız. Yapmalıyım buna inan. O zaman inan, diye yanıtladı St. Aubert, gerçekten de, ayrılığın acıları şiddetli olurdu. Eğer buna inanırsak sonsuz ol. Yukarı bak, sevgili Emily, tekrar buluşacağız. Kendi silahını kaldırdı gözlerini cennete doğru ve ay ışığı parıltısı, üzerine düştü yüz ifadesi. Huzur ve teslimiyet buldu, hüzün çizgilerinde çalmaya çalıştı. Lavoisi'nin konuyu fazla ileri gittiğini düşündü ve konuyu bıraktı, karanlıktayız. Işık getirmeyi unuttum, dedi. Hayır, dedi Saint Aubert, bu sevdiğim bir ışık. Otur, benim iyi dostum. Emily, aşkım, kendimi tüm gün olduğundan daha iyi hissediyorum, bu hava beni ferahlatıyor. Bu huzurlu saatin tadını çıkarabilirim ve o müziğin tadını çıkarabilirim. Ki uzakta çok tatlı bir şekilde süzülüyor. Gülümsediğini göreyim. O gitara kim dokunur bu kadar zevkli mi? İki enstrüman mı var, yoksa duyduğum bir yankı mı? Sanırım bu bir yankı, efendim. O gitar genellikle gece duyulur. Her şey hareketsiz ama kimse dokunduğunu bilmediğinde. Bazen de öyle oluyor, öyle tatlı ve hüzünlü bir sesle eşlik edilirdi ki. Neredeyse ormanı düşünebilirsiniz lanetliydi. Kesinlikle lanetliler, dedi Aziz Aubert gülümseyerek. Ama bunun ölümlüler tarafından yapıldığına inanıyorum. Ben bazen gece yarısı duyuyordum, uyuyamıyorum, diye katıldı Lavoisi'nin, bu sözü fark etmemiş gibi. Neredeyse penceremin altında ve ben böyle bir müzik hiç duymamıştı. Sık sık zavallı karımı düşündürdü. Ağladım. Bazen pencereye çıkıp birini görüp göremeyeceğimi sordum. Ama kapıyı açar açmaz her şey sessizleşti ve kimse görünmüyordu. Ve dinledim, o kadar çekingen oldum ki. Hatta yaprakların esintide titremesi beni irkiltti. Sık sık söylüyorlar insanları ölümleri konusunda uyarmak için geliyor. Ama bunu yıllardır duydum ve uyarıdan sonra yaşadı. Emily, bu saçma batıl inancın bahsedilmesiyle gülümseyip dursa da, ruhlarının mevcut tonunda, bulaşmasına tamamen direnmez. Ama iyi dostum, dedi Saint Aubert, kimse görmedi sesleri takip etme cesareti. Eğer öğrenselerdi, muhtemelen keşfederlerdi müzisyen kim. Evet efendim, onları bir şekilde takip ettiler ormana doğru gitti ama müzik hala geri çekildi ve öyle uzak görünüyordu ve insanlar sonunda zarar görmekten korktu ve korkardı daha ileri gitme. Bu sesleri bu kadar erken dönemde çok nadiren duymuştum. Akşam, genellikle gece yarısı civarı, o parlak gezegen olan oradaki kulenin üzerinde yükseliyor. Soldaki ormanın altında yer alıyor. Hangi kule, diye sordu Saint Aubert hızlıca, anladım hiçbiri. Affedersiniz, Monsieur, gerçekten bir şey görüyorsunuz. Çünkü ay tam parlıyor orada. Oradaki caddede, çok uzakta, ait olduğu şato ağaçların arasında saklanmış. Evet, sevgili efendim, dedi Emily, işaret ederek, sizce de öyle değil mi?
Karanlık ormanın üstünde parıldayan bir şey görüyor musun? Sanırım bu bir feyn, ki ışınlar üzerine düşer. Ah evet, ne demek istediğini anladım ve şato kime ait? Marquis de Villeroy sahibiydi, diye yanıtladı Lavoisi'nin, kesinlikle. Ah, dedi Saint Aubert, derin bir iç çekişle, o zaman çok yaklaştık mı? Le Blanche. Çok huzursuz görünüyordu. Burası eskiden Marquis'in en sevdiği ikametgahıydı, diye devam etti Lavoisi'nin. Ama oradan hoşlanmadı ve orada olmadı yıllar. Son zamanlarda onun öldüğünü ve bunun içine düştüğünü duyduk diğer eller. St. Aubert, derin bir düşünceyle oturmuşken, son sözler. Öldü, diye bağırdı, aman tanrım. Ne zaman ölmek mi? Yaklaşık 5 hafta önce öldüğü bildiriliyor, diye yanıtladı Lavoisi'nin. Marquis'i tanıyor muydunuz, efendim? Bu çok olağanüstü, dedi Aziz Aubert, dikkatini almadan soru. Neden böyle, sevgili efendim? Dedi Emily, sesle. Çekingen merak. Cevap vermedi, tekrar bir hayale daldı. Ve birkaç an, kendini toparlamış gibi göründüğünde, kim başarılı olduğunu sordu mülklere. Unvanını unuttum, Monsieur, dedi Lavoisi'nin, ama efendim ağırlıklı olarak Paris'te ikamet ediyor. Onun hakkında hiç konuşma duymuyorum buraya geliyor. Şato hala kapalı mı? Biraz daha iyi, efendim. Eski ev hizmetçisi ve kocası görevli, ona bak, ama genelde bir kulübede yaşıyorlar. Bay, şato geniş, sanırım, dedi Emily. Ve kesinlikle öyle olmalı, sadece 2 kişinin yaşadığı için ıssız ol. Yeterince ıssız, mademoiselle, diye yanıtladı Lavoisi'nin. Ben isterdim tüm bölgenin değeri için bir gece bile şatoda geçirmemek. O da ne? Dedi Saint Aubert, düşünceli bir şekilde tekrar uyanarak. Ev sahibi son cümlesini tekrarlarken, St. Aubert'ten bir inleme çıktı ve sonra, fark edilmemek için endişelenirmiş gibi. Aceleyle La'ya sordu, bu mahallede ne kadar süredir yaşadığını bilmek istiyorum. Neredeyse benimle çocukluk, efendim, diye yanıtladı ev sahibi. O zaman merhum Markizesi hatırlıyor musun, dedi Saint Aubert bir sesle değişmiş ses. Ah, Monsieur, bu benim için iyi yapıyorum. Benden başka birçok kişi var, onu hatırla. Evet, dedi Saint Aubert, ve ben de onlardan biriyim. Ah, efendim, o zaman, çok güzel ve mükemmel bir hanımefendisi hatırlıyorsun. O daha iyi bir kaderi hak ediyordu. Saint Aubert'ın gözlerinde yaşlar vardı. Yeter, dedi duygularının şiddetiyle neredeyse boğulmuş bir ses, evet, öyle yeter, dostum. Emily, babasının tavrına son derece şaşırmış olsa da, bunu yapmayı bıraktı, duygularını herhangi bir soruyla ifade ediyordu. Lavoisi'nin özür dilemeye başladı, ancak Aziz Aubert onu böldü. Özür gereksiz, dedi, konuyu değiştirelim. Az önce müziğimizden bahsediyordun, duydum. Ben efendim, ama bakın, yine geliyor, şuna bak ses. Hepsi sessizdi. Sonunda yumuşak ve ciddi bir nefes alma. Sesi yükseldi, zengin damıtılmış parfüm akıntısı gibi. Ve havaya çaldı, sessizlik. Bile onu, varlıktan almadan, aldı ve keşke doğasını inkar edebilseydi ve bir daha asla bu kadar yerinden edilmiş olmayı diledi. M-I-L-T-O-N. Birkaç dakika içinde ses havaya karıştı ve enstrüman ise, ki daha önce duyulmuş. Alçak senfoniyle duyulmuştu. St. Aubert şimdi gözlemledi, bir gitardan çok daha dolgun ve melodik bir ton üretti. Ama yine de luttan daha hüzünlü ve yumuşaktı. Dinlemeye devam ettiler ama sesler artık geri dönmedi. Bu garip, dedi St. Aubert, sessizliği bozan uzunluk. Çok garip, dedi Emily. Öyle, diye karşılık verdi Lavoisi'nin, ve yine sessizleştiler. Uzun bir duraklamadan sonra, ilk kez duyduğumdan beri yaklaşık 18 yıl geçti o müziği. Dedi Lavoisi'nin, ceza üzerine olduğunu hatırlıyorum, yaz gecesi, tıpkı böyle ama sonra. Yürürken ormanda ve yalnız. Ayrıca moralimin çok düşüktüğünü hatırlıyorum. Çünkü bir oğlum Boyce hastaydı ve onu kaybedeceğimizden korktuk. Onun yerini izliyordum, annesi uyurken bütün akşam yatağın başında kalmıştı. Çünkü onunla oturmuştu bir gece önce. İzliyordum ve biraz temiz hava almak için dışarı çıktım. Gün çok havalı geçti. Perdelerin altında yürürken ve düşünürken müzik duydum uzakta ve Claude'un flütünde çaldığını sandı. Tıpkı sık sık kulübe kapısında güzel bir akşam geçirdi. Ama bir yere geldiğimde ağaçlar açıldı. Asla unutmayacağım ve yukarı bakarak kuzey ışıkları. Gökyüzünü büyük bir yüksekliğe taşıyan bir ses,
Her şeyi duydum, aniden böyle sesler. Tarif edemeyeceğim kadar geldiler. Öyleydi ki melekler müziği duyuyordum ve tekrar yukarı baktım. Neredeyse gökyüzünde onları görmeyi bekliyordum. Eve geldiğimde duyduklarımı anlattım ama bana güldüler ve söylediler, muhtemelen bazı çobanlar. Paypodalar çalıyordu ve ikna edemedim onlara, tam tersi. Ancak birkaç gece sonra, eşim kendisi de aynı sesleri duydum ve benim kadar şaşırdım. Father Dennis korktu üzgün bir şekilde. Bunun müzik olduğunu söyleyerek çocuğunun haberini verdiğini söyledi, ölüm ve müziğin sık sık ölen birinin olduğu evlere geldiğini kişi. Emily, bunu duyunca, tamamen yeni bir batıl inançla küçüldü ve St. Aubert'ten duyduğu huzursuzluğu neredeyse gizlenemedi. Ama çocuk, Father Dennis'e rağmen hayatta kaldı, Monsieur. Rahip Dennis, dedi St. Aubert, dinlemiş, anlatı yaşlılık, sabırlı ilgiyle, yakın mıyız, manastır mı öyle? Evet, efendim, Saint Clare Manastırı ise çok uzakta değil, deniz kıyısı orada. Ah, dedi Saint Aubert, sanki ani bir anı hissetmiş gibi, St. Clare Manastırı. Emily yas bulutlarını izledi, alnında hafif bir korku ifadesiyle karışmış. Kaşlarında toplanmış bir ifade vardı. Onun yüzü sabitleşti ve şimdi gümüş beyazlığıyla dokunulmuş ay ışığında. O mermer anıt heykellerinden birine benziyordu. Umutsuz bir hüzünle ölülerin külleri üzerinde eğiliyor gibi görünüyor, gösterilen boyalı pencerelerden sönük ayın verdiği sönük ışıkla. Göçmenler. Ama, sevgili efendim, dedi Emily, düşüncelerini dağıtmak için endişeli. Dinlenmenin senin için gerekli olduğunu unutuyorsun. Eğer nazik ev sahibimiz verirse ben gideyim, yatağını hazırlayacağım. Çünkü nasıl olmasını istediğini biliyorum, yapıldı. Saint Aubert, kendini toparlayarak, sevgiyle gülümsedi, bu ilgiyle yorgunluğunu artırmamasını istedi. Ve Lavois'in, misafirine olan ilgisi, kendi çıkarları nedeniyle askıya alınmıştı, kendi anlatısını hatırlamıştı. Şimdi koltuğundan başladı ve özür diledi, yeşillikten Agnes'i çağırdıktan sonra hızla odadan çıktı. Birkaç dakika sonra kızıyla geri döndü. Memnun bir genç kadın ve Emily ondan daha önce tahmin etmediği şeyi öğrendi. Konaklamaları için Lavois'in bir parçası olduğu aile yataklarından kalkmalı. Bu duruma üzüldü. Ama Ans, onun cevabı. En azından onun bir payını miras aldığını tamamen kanıtladı babanın nazik misafirperverliği. Bazı çocukları kararlaştırılmıştı ve Michael komşu kulübede uyumalı. Yarın iyiysem, sevgilim, dedi Aziz Aubert, Emily ona geri döndü, erken saatte yola çıkacağım. Dinlenmek için, günün sıcak saatlerinde ve eve doğru yola çıkacak. Mevcut durumda sağlığım ve ruh halim için daha uzun bir yolculuğa zevkle bakamam ve ben ayrıca La Valle'ye ulaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Emily, ama o da istiyordu geri dönmek için, babasının ani isteğine üzüldü ve düşünce kabul edeceğinden daha fazla bir rahatsızlık olduğunu gösteriyordu. St. Aubert şimdi dinlenmeye çekildi. Emily ise küçük odasına çekildi ama değil hemen huzur. Düşünceleri geç konuşmaya geri döndü, endişeli ayrılan ruhların durumu. Bu dönemde özellikle etkileyici bir konu ona. Sevgili babasının yakında olacağına inanmak için her sebebine sahipti, uzun süre onlarla birlikte. Sayılsın. Küçük açık kapak penceresine düşünceli bir şekilde yaslandı. Derin düşüncelerle gözlerini gökyüzüne dikti, mavi, bulutsuz iç bükey yıldızlarla doluydu. Belki de ruhların dünyaları, küresiz, ölümlü küf. Gözleri sınırsız aydır boyunca dolaşırken, düşünceleri daha önce olduğu gibi, Tanrı'nın yüceliğine ve tefalete doğru yükseldi, geleceğin bir dönemi. Bu dünyanın hiçbir yoğun notu zihninin akışını bölmedi. Neşeli dans sona ermişti ve her kulübe sakini evine çekilmişti. Damızlık ormanda hava neredeyse nefes almıyor gibiydi, ara sıra uzaklarda tek ses. Yalnız bir koyun zili ya da kapanan kapı sesi duyuldu, sessizlik. Sonunda, bu insan ipucu bile artık duyulmadı. Yükseltilmiş ve sarılmış, gözleri sık sık adanmışlık yaşlarıyla ıslanmıştı ve ciddi bir hayranlıkla. Gece yarısı karanlığı çökene kadar kapıda devam etti ve Lavois'in işaret ettiği gezegen Woods. Sonra bu gezegen hakkında söylediklerini hatırladı ve gizemli müzik. Ve pencerede oyalanırken yarı umut ederek, yarı umutla geri döneceğinden korkan aklı, babası. Marquis'le anıldığında gösterdiği aşırı duyguları, Villeroy'nin ölümü ve Marquise'nin kaderi hakkında. Bu duygunun uzak nedeniyle ilgili güçlü bir ilgi.
Şaşkınlığı ve merak gerçekten daha fazlaydı. Çünkü hiç hatırlamıyordu Villeroy adını andığını duydum. Ancak gecenin sessizliğinde müzik çalmadı ve Emily, saatin geç olması, yorgunluk sahnesine döndü. Hatırladı ki sabah erken kalkmak ve dinlenmek için pencereden çekilmek için. Emily şimdi kulübede aşağıda hareket eden kişileri duydu ve hemen Michael, eşekleriyle konuşuyordu. Onları bir kulübden çıkarırken bitişik olarak. Odasından çıkarken, artık yükselmiş olan Aziz Aubert onu görünüşe göre kendisi kadar uykuyla da geri dönmüştü. Onu aşağı indirdi önceki gece akşam yemeği yedikleri küçük salona giden merdivenler. Burada düzenli bir kahvaltı buldular, ev sahibi ve kızı ise onlara iyi günler dilemek için bekledi. Bu kulübeye imreniyorum, iyi dostlarım, dedi St. Aubert, onlarla karşılaştı, çok hoş bir yer, çok sessiz ve çok düzgün. Ve bu hava, şu nefes alır, kaybedilen sağlığı geri getirebilecek bir şey varsa. Kesinlikle olurdu bu hava. Lavoisier minnetle eğildi ve bir Fransız cesurluğuyla cevap verdi, kulübemiz kıskanılabilir. Efendim, çünkü siz ve Mademoiselle onurlandırıldınız senin varlığınla birlikte. Aziz Aubert ona dostça bir gülümseme verdi, iltifat etti ve krema, meyve. Yeni peynirle serilmiş bir masaya oturdu, tereyağı ve kahve. Emily, babasını dikkatle izlemiş ve çok hasta göründüğünü düşündü. Seyahati ertelemesi için onu ikna etmeye çalıştı öğleden sonraya kadar. Ama evde olmaktan çok endişeliydi ve kaygısı defalarca ve ona alışılmadık bir samimiyetle söyledi. O şimdi söylendiğinde, son zamanlarda olduğu kadar iyi olduğunu ve bunu başarabileceğini bildiğini söyledi sabahın. Serin saatlerinde, başka hiçbir zamandan daha iyi seyahat ediyordu. Ama, saygıdeğer ev sahibiyle konuşurken ve ona teşekkür ederken nazik bir ilgiyle Emily onun yüz ifadesinin değiştiğini gözlemledi ve fırsat vermeden önce ona ulaştığında, sandalyesine geri yığıldı. Birkaç dakika içinde toparlandı, ani bir baygınlık onu sarmış ama o kadar kötü hissettirdi ki bunu. Fark etti kendisi yola çıkamıyor ve biraz kaldıktan sonra mücadele ediyordu rahatsızlık baskısına. Rağmen, merdivenlere çıkmalarına yardım edilebileceğini yalvardı yatağa. Bu istek, Emily'nin yaşadığı tüm korkuyu yeniledi önceki akşam. Ama, kendini zar zor geçindirebilse de, ani bir şok yaşandı, endişelerini St. Aubert'i ve titreyen kolunu odasının kapısına kadar götürmesi için uzattı. Tekrar yatağa girdiğinde, o anda ağlayarak içeri giren Emily'yi arzuladı kendi odası, belki. Ve o geldiğinde, her seferinde elini salladı diğer kişi daireden ayrılacak. Yalnız kaldıklarında, elini uzattı ona baktı ve gözlerini yüzüne dikti. Öyle dolu bir ifadeyle şefkat ve keder. Tüm dayanıklılığı onu terk etti ve o patladı gözyaşları acısı. Saint Aubert kararlılık kazanmakta zorlanıyor gibiydi ama yine de konuşamıyor. Sadece elini bastırabiliyor ve kalan gözyaşlarını kontrol edebiliyordu, gözlerinde titriyordu. Sonunda sesini emretti, sevgilim çocuk, dedi, acısını hafifçe vermeye çalışarak, sevgilim Emily. Ve tekrar durdu. Gözlerini cennete kaldırdı, sanki dua etti, sonra daha sağlam bir tonda ve bir bakışla. Şefkatin baba, Aziz'in dindar ciddiyetiyle onurlandırılmıştı, dedi, sevgili evladım. Sana söylemem gereken acı gerçeği yumuşatmak isterdim ama kendimi sanata karşı oldukça eşitsizmiş. Hissediyorum. Ah, şu anda gizlenirdim senden geliyordu. Ama seni kandırmanın çok zalimce olacağını. Uzun sürmez ayrılmadan önce. Düşüncelerimiz ve dualarımız için bundan bahsedelim, bizi buna hazır hale getir. Sesi titredi, Emily hala ağlarken, elini kalbine yaklaştırdı. Kalbi sarsıcı bir iç çekişle kabardı ama başını kaldıramıyordu. Bu anları boşa harcamayayım, dedi Saint Aubert, toparlanarak kendisi, söyleyecek çok şeyim var. Ciddi bir durum var sonuç olarak, bunu da belirtmek zorundayım ve sizden alacağım ciddi bir söz. Bu bittiğinde daha kolay olacağım. Ne kadar endişeli olduğumu gözlemlemişsin sevgilim. Eve ulaşmak istiyorum ama bunun tüm nedenlerini bilmiyorum. Ne olduğumu dinle söyleyeceğim. Ama, kal, daha fazla söylemeden önce bana şu sözü ver, bir ölmekte olan babana verdiğim söz. St. Aubert kesintiye uğradı. Emily, son sözlerinden etkilenmişti, sanki ilk kez, bir inançla onun hemen tehlikesi. Başını kaldırdı, gözyaşları durdu ve ona baktı, bir anlığına tarif edilemez bir acı. Hafif bir sarsıntı onu yakaladı ve sandalyesine bakılarak çöktü.
Aziz Aubert'ın çığlıkları Lavois'in ve kızını odaya getirdiler ve her şeyi yönettiler onu geri kazanmak için güçlerinde olan araçlar, ancak uzun süre boyunca İyileştiğinde, Saint Aubert yaşadığı sahneden çok yorulmuştu konuşma gücü bulması için dakikalar geçtiğine tanık oldu. O, ancak Emily'nin ona verdiği bir samimi ile biraz canlandı. Ve, tekrar olmak onunla yalnız kalmışken, ruhunu yatıştırmak ve ona sunmak için çaba gösterdi tüm bu rahatlığı durumu kabul ediyordu. Kendini onun içine attı kollarını boynunda ağladı ve keder onu söylediklerine karşı o kadar duyarsız yaptı ki kendisinin yapamadığı rahatlamaları bıraktı an. Hissetti ve sessiz gözyaşlarını onun gözyaşlarıyla karıştırdı. Sonunda bir görev duygusuyla babasını daha fazla görmeye çalıştı acı çekmek. Ve onun kucaklamasını bıraktı, gözyaşlarını sildi ve bir şey söyledi. Ki bunu teselli için kastetmişti. Sevgili Emily, diye yanıtladı St. Aubert, sevgili evladım, buna alçak gönüllü bir güvenle bakmalıyız her tehlikede. Her tehlikede ve her durumda bizi koruyan ve teselli eden varlık bildiğimiz bir rahatsızlık. Hayatımızın her anı kime ait açığa çıkmış, şimdi bizi terk etmiyor, terk etmiyor. Onun teslisini hissediyorum kalbim. Seni, çocuğum, hala onun bakımına bırakacağım ve, ayrılsam da bu dünyadan onun huzurunda kalacağım. Hayır, bir daha ağlama, benim Emily. Ölümde yeni ya da şaşırtıcı bir şey yoktur. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, ölmek için doğmuşlar. Ve güvenebilenlere de kötü bir şey yok. Her şeye gücü yeten Tanrı. Hayatım şimdi, çok birkaç yıl sonra, doğanın akışını bozmuş olmalıyım. Yaşlılık, tüm onun yüzüyle zayıflığı, yoksunlukları ve acıları benim olacaktı. Ve sonra, son olarak, ölüm gelir ve şimdi döktüğün gözyaşlarını çağırırdı. Aksine, çocuğum, sevin, böyle bir acıdan kurtulduğuma ve izin verildiğine sevin. Zayıflamamış bir zihinle ölmek ve inancın rahatlıklarını hissetmek istifa etmekten bahsediyordu. Saint Aubert konuşmaktan yorgun bir şekilde durakladı. Yine Emily sakin bir hava almaya çalıştı. Ve elinde olanlara karşılık verirken dedi, boşuna konuşmadığına inanarak onu yatıştırmaya çalıştı. Biraz dinlendikten sonra sohbete devam etti. Bana izin ver geri dön, dedi, kalbime çok yakın olan bir konuya. Ay sizden ciddi bir söz alacağımı söyledi. Şimdi almaya izin ver, öncesinde ilgilendiği başlıca durumu açıklıyorum. Başka örnekler de var huzurun, cehalette dinlenmeni gerektirir. O zaman söz ver ki tam olarak emrediğimi yapacak. Emily, onun samimi ciddiyetine hayran kalarak gözyaşlarını sildi. Ki bu bastırma çabalarına rağmen tekrar akmaya başladı ve, bakıyor St. Aubert'e etkince konuşurken, onun ne isterse yapacağına kendini bir şekilde bağlı bıraktı. Yemini duydu, bu yüzden ürperdi ama nedenini bilmiyordu. Devam etti, seni çok iyi tanıyorum, Emily'm, inanacak kadar ki herhangi bir sözü bozma. Hele ki bu şekilde ciddi şekilde verilen bir sözü bozmak. Senin güvenin bana veriyor barış ve onun gözlemlenmesi, sizin için en önemli şeydir huzur. O zaman, sana ne söyleyeceğimi duy. Dolap, ki La Vallee'deki odama bitişik, zeminde bir kaydırma tahtası var. Yapacaksın onu ahşaptaki olağanüstü bir düğümle ve sonraki tahta olarak tanıyalım, bir tane. Kapıya önleyen panskot hariç. Yaklaşık bir mesafede o uçta, pencereye daha yakın, üzerinde bir çizgi göreceksiniz. Eğer tahta birleştirilseydi, açılma şekli şöyledir, bas ayağını çizgide. Tahtanın ucu batacak ve kayabilirsiniz diğerinin altında kolaylıkla. Aşağıda ise boş bir yer göreceksiniz. Aubert nefes almak için durdu, Emily ise derin bir dikkatle oturdu. Sen de öyle misin bu talimatları anladın mı, sevgilim, dedi. Emily, ama neredeyse hiç konuşabildiği için ona güvence verdi. Eve döndüğünde, diye derin bir iç çekişle ekledi. Eve dönüşünden bahsedilince, tüm o hüzünlü koşullar bu dönüşe katıldı, onun hayaline acele etti. Kasılma dolu bir kedere kapıldı ve St. Aubert'ın kendisi, direncinin ötesinde ilk başta çağırmış, onunla birlikte ağlamıştı. Birkaç dakika sonra yazdı kendisi. Sevgili çocuğum, dedi, teselli olun. Ben gitmişsiniz, terk edilmeyeceksiniz, sizi sadece daha yakın zamanda bırakıyorum o takdir. Takdirisinin bakımı, ki o henüz beni hiç terk etmedi. Beni rahatsız etme bu aşırı kederle, örnekle bana katlanmayı öğret kendi. Yine durdu ve Emily,
O kadar çok kendini tutmaya çalıştı, duygularını bile yaşaması daha az mümkün buldu. Şimdi acı içinde konuşan Saint Aubert konuya devam etti. O dolap, sevgilim, eve döndüğünde git. Ve tahtanın altında açıklanan, bir paket yazılı makale bulacaksınız. Şimdi bana bak, çünkü verdiğiniz söz özellikle yönlendireceğim şeyle ilgilidir. Bunlar yakmanız gereken belgeler ve ciddi bir şekilde emrediyorum, incelemeden onlar. Emily'nin şaşkınlığı bir anlığına yasını yetti ve cesaret ederek neden böyle olmalı diye sor. St. Aubert cevap verdi. Eğer bu onun için doğru olsaydı nedenlerini açıklamak için. Geç verdiği söz gereksiz yere uygulanırdı. Senin için yeterli, sevgilim, derin bir his sahibi olman, bu durumda beni gözlemlemesi önemli. St. Aubert devam etti. O tahtanın altında yaklaşık 200 louis d'or'da bulunacak, ipek bir çantaya sarılmıştı. Aslında, içinde olabilecek parayı güvence altına almak içindi şato. Bu gizli yerin kurma bir dönemde kurulduğunu belirtti, bir askerlik tarafından basıldı. Bu kargaşalardan faydalandı ve yağmacılar. Ama sizden alacak başka bir söz daha var. O da şu, gelecekteki koşullarınız ne olursa olsun, asla. Şato. Aziz Aubert ona, ne zaman evlense de, yapmasını emretti. Sözleşmede bir madde var, şato her zaman onun olmalı. O zaman mevcut durumu hakkında şimdiye kadar olduğundan daha ayrıntılı bir anlatım verdi, bitti. Ekledi, 200 louis, şimdi bulacağın parayla çantamda sana bırakmak için tüm hazır param var. Sana nasıl anlattım, 1000. Motteville ile Paris'te birlikteyim. Ah, çocuğum. Seni bırakıyorum fakir, ama yoksul değil, diye ekledi, uzun bir duraklamadan sonra. Emily şimdi söylediklerine cevap vermedi. Yatağın yanında diz çöktü, yüzü yorganın üzerine yeter. Elini tuttuğu el için ağlıyordu. Bu konuşmadan sonra, Aziz Aubert'ın zihni çok daha iyi görünüyordu, kolaylık. Ama konuşma çabasından yorulmuş halde bir tür uykuya daldı. Ve Emily yanında izlemeye ve ağlamaya devam etti, ta ki nazik bir dokunuş oda kapı onu uyandırdı. Lavois'indi, demek istediğim, bir itirafçı komşu manastır aşağıdaydı ve St. Aubert'e katılmaya hazırdı. Emily ise yapmazdı, babasının rahatsız edilmesine izin veriyor. Fakat rahibin gitmemesini istiyor kulübe. St. Aubert bu uykudan uyandığında, duyuları şaşkındı. Ve onları yeterince toparlaması birkaç saniye aldı ki yanında oturan Emily'ydi. Sonra dudaklarını hareket ettirdi ve kendi dudaklarını uzattı, elini ona ver. Bunu aldığında, sandalyesine geri yaslandı, yüzünde ölüm izini. Birkaç dakika içinde kendine geldi ve Emily sonra sordu, itirafçını görmek isteyip istemediğini. Cevap verdi, gerçekten yaptı ve kutsal baba göründüğünde, geri çekildi. Onlar yarım saatten fazla yalnız birlikte, Emily çağrıldığında, St. Aubert, onu terk ettiğinden daha huzursuzdu ve hafifçe baktı, bunun nedeni olarak rahibe karşı bir derecede öfkeydi, ama o da hafifçe ve hüzünlü bir şekilde ona baktı ve arkasını döndü. St. Aubert, titrek bir şekilde sesiyle birlikte dua etmesini istediğini söyledi ve Lavois'in olup olmadığını sordu. Aynı şekilde de yapardım. Yaşlı adam ve kızı geldi. İkisi de ağladı ve diz çöktüler. Emily yatağın etrafındayken kutsal baba ciddi bir sesle ölenler için hizmet. Aziz Aubert sakin bir yüzle yatıyordu ve öyle görünüyordu, bağlılığa hevesle katılıyor. Gözyaşları sık sık kapalı altından çalıyordu, göz kapakları ve Emily'nin hıçkırıkları ayini birden fazla kez böldü. Anlaşma tamamlandığında ve aşırı yağlama uygulandığında, rahip çekildi. St. Aubert daha sonra Lavois'ine yaklaşması için işaret yaptı. Ona verdi eli ve bir an sessizdi. Sonunda, titreyerek söyledi ses, iyi dostum. Tanışmamız kısa sürdü ama yeterince uzun oldu, bana çok nazik ilgi göstermen için, fırsat vermek için. Şüphem yok, ben gittikten sonra kızıma bu iyiliği göstereceğini, yapacak ihtiyacım var. Kalacağı birkaç gün boyunca onu sizin bakımınıza emanet ediyorum, buyur. Daha fazla söylememe gerek yok, bir babanın duygularını biliyorsun. Çünkü sen de öyle oldun çocukları, benimki, sana daha az güvenseydim, gerçekten çok ağır olurdu. Duraksadı. Lavois'in ona güvence verdi ve gözyaşları ona tanıklık etti samimiyetini. Acısını yumuşatmak için elinden geleni yapacağını ve eğer St. Aubert diledi, hatta onu Gascony'ye götürürdü. Bir teklif var. Öyle Aziz Aubert'ın sevindiricisi.
Duygusunu neredeyse hiç ifade edememesi yaşlı adamın iyiliğini ya da ona bunu kabul ettiğini söylemek. Sahne, Saint Aubert ile Emily arasında yaşanan bu olay, Lavoisier'i o kadar etkiledi ki odadan ayrıldı ve tekrar babasıyla yalnız kaldı. Babası ruhlar hızla bayılır gibiydi ama ne duyuları ne de sesi zayıflamıştı onu. Ve ara sıra bu son korkunç anların çoğunu kızına gelecekteki davranışları hakkında danışmanlık yaptı. Belki de hiç düşünmemişti, şimdi olduğundan daha haklı ya da kendini daha net ifade ediyordu. Her şeyden önce, sevgili Emily, dedi, güzel duyguların gururu, dost beyin romantik hatası. Gerçekten kim duyarlılığa sahip olmak, erken öğretilmelidir ki, bunun tehlikeli bir özellik olduğu, ki bu da sürekli olarak her şeyden fazla acı ya da zevki çıkarmakta çevredeki koşullar. Ve, bu dünyadan geçişimizde. Acı verici durumlar hoş olanlardan daha sık yaşanır ve çünkü kötü duygusu, korkarım. İyi duygumuzdan daha keskin, biz duygularımızın kurbanları. Eğer onları bir dereceye kadar yönetemezsek. Seni tanıyorum diyeceksin, çünkü gençsin, benim Emilim, biliyorum diyeceksin. Bazen acı çekmekten memnun olursun, ince duygundan vazgeçmek yerine. Bazen mutluluk, ama, zihnin uzun süredir rahatsız edilmişken değişim anında dinlenmekten memnun olursun ve sonra iyileşmekten sonra iyileşersin sanrı. Mutluluğun hayaletinin şu şeyle değiştirildiğini fark edeceksiniz. Madde, çünkü mutluluk, karmaşadan değil, huzur halinde doğar. Bir ılımlı ve tekdüze doğaya sahipti ve artık bir kalpte var olamaz, sürekli küçük koşullara karşı canlı olmak, duygulara ölü olan bir durumdan daha çok yaşamak. Görüyorsun, sevgilim. Seni tehlikelerden korumak isterdim, duyarlılık konusunda apatiyanı savunan değilim. Senin yaşında, bunun tüm duyarlı hatalardan daha nefret dolu bir zaaf olduğunu söylemeliydim ve ben. Yine de söyle. Buna bir kötülük diyorum. Çünkü olumlu kötülüğe yol açar. İçinde ancak bu, kötü yönetilmiş bir duyarlılıktan başka bir şey değildir ve bu nedenle bir kural. Aynı zamanda bir mengene olarak da adlandırılabilir. Ama ilkinin kötülüğü daha fazlasıdır genel sonuç. Kendimi tükettim, dedi St. Aubert, zayıf bir şekilde, ve seni yordum, Emilim. Ama, sizin için çok önemli bir konuda gelecekteki rahatlık. Mükemmel şekilde anlaşılmak için sabırsızlanıyorum. Emily onun tavsiyesinin kendisi için en değerli olduğunu ve bunu yapacağını temin etti asla. Unutma ya da bundan kar etmeye çalışmayı bırak. Saint Aubert gülümsedi sevgiyle ve hüzünle ona baktı. Tekrar ediyorum, dedi, sana bilinçsiz olmayı öğretmezdim, eğer yapabilseydim. Sadece yapardım, sizi yatkınlığın kötülükleri konusunda uyarır ve onlardan nasıl kaçınabileceğinizi belirtir. Dikkat, aşkım, sana hatırlatıyorum. O kendini aldatmaya karşı ölümcül oldu, bu kadar çok kişinin huzuru. Zarafetiyle gurur duymaktan çekin. Duyarlılık, bu kibirliğe boyun eğersen, mutluluğun sonsuza dek kaybolur. Her zaman unutma, dayanıklılık gücünün, duyarlılık zarafeti. Ancak dayanıklılığı ilgisizlikle karıştırmayın, ilgisizlik erdemini bilemez. Ayrıca o iyilik eylemini, bir eylemi de unutma. Gerçek fayda, dünyadaki tüm soyut duygulara değer. Duygu bir süs değil, utanç bu, bizi iyi eylemlere götürmedikçe. Sadece serveti olduğu için kendini saygın sanan bir cimri ve böylece iyilik yapmanın aracını. Gerçek başarı için yanlış yapar duygusal adamdan daha suçlanabilir değil, aktif erdemi yok. Yapabilirsin, bu tür duyarlılıktan çok keyif alan insanları gözlemledim duygu. Bu da herhangi bir pratik erdemin çağrılarına karşı çıkarır ki. Sıkıntılılardan dönmek ve çünkü onların acıları acı vericidir düşünüldüğünde. Onları rahatlatmaya çalışma. Ne kadar iğrenç bu insanlık, acımaya yetinen, nereden rahatlatabileceği yerde. Saint Aubert, bir süre sonra, kız kardeşi Madame Chır'ından bahsetti. Bana izin ver, neredeyse refahını etkileyen bir durumdan haber vermek, ekledi. Biliyorsun, birkaç yıldır çok az ilişki yaşadık ama, şimdi o senin tek kadın akraban. Seni göndermeyi uygun buldum, vasiyetnamemde göreceğiniz gibi. Reşit olana kadar onun bakımına ve tavsiye etmem için, sonra seni onun korumasına vereceğim. O, tam olarak benim için olan kişi değil, Emily'mi yatırırdım. Ama başka seçeneğim yoktu ve ona inanıyorum, genel olarak, iyi bir kadın türü. Bunu sizin için önermeme gerek yok sevgilim, onun iyiliğini uzlaştırmaya çalışmak için ihtiyatlılık. Bunu yapacaksın onun için, ki o da bunu senin için sık sık istemiştir.
Emily ona, ne isterse onu dini bir şekilde yerine getireceğini temin etti, elinden gelenin en iyisi. Ah, diye ekledi sesle, iç çekişle kesilen bir ses. Yakında benim için geriye kalan tek şey bu olacak. O isteklerini yerine getirmek için neredeyse tek tesellim olacak. Saint Aubert sessizce yüzüne baktı, sanki konuşacakmış gibi ama onun ruh bir süre çöktü. Gözleri ağır ve donuk oldu. O bakışı hissetti kalbini. Sevgili babam, diye haykırdı ve sonra, kontrol kendisi, elini daha da yaklaştırdı ve yüzünü mendiliyle sakladı. O gözyaşları gizlenmişti. Ama Saint Aubert onun sarsıcı hıçkırıklarını duydu. Ruhları geri döndü. Ah çocuğum, dedi hafifçe bir sesle, bırak benim teselli senin olsun. Huzur içinde ölüyorum. Çünkü biliyorum ki, geri dönmek üzereyim babamın kucağı. Ben gittikten sonra hala senin baban olacak. Her zaman ona güven, sevgilim, ve o da bu anlarda seni destekleyecek, destek olduğu gibi ben. Emily sadece dinleyebiliyor ve ağlıyordu. Ama tavrının aşırı soğukkanlılığı ve ifade ettiği inanç ve umut, onun acısını biraz hafifletti. Ama ne zaman onun zayıf yüzüne baktı ve ölüm çizgilerinin başladığını gördü üstesinden gelmek için, onun çökmüş gözlerini gördü, hala ona bakmıştı ve onların ağır kapakları kapanmak üzereyken. Kalbinde bir sızı vardı, sanki meydan okuyan ifadesi. Ancak onun gibi evladlık erdemini gerektiriyordu ve deneme. Onu bir kez daha kutsamak istedi. Neredesin, sevgilim, dedi ellerini uzatırken. Emily pencereye döndü. O onun acısını algılamayabilir, şimdi anladı ki, görüşü bozulmuştu onu. Ona kutsamasını verdiğinde, ve bu son çaba gibi görünüyordu. Hayatı sona ererken, yastığına geri yaslandı. Alnını öptü, nemler ölüm orada yerleşmişti ve bir an için direncini unutarak gözyaşları onlarla karıştı. Saint Aubert gözlerini kaldırdı. Bir babanın ruhu onlara geri döndü ama hızla kayboldu ve artık konuşmadı. Saint Aubert öğleden sonra saat 3'e kadar orada kaldı ve böylece yavaş yavaş ölüme batıyor. Mücadele etmeden ya da iç çekmeden öldü. Emily, Lavois'in ve kızı tarafından odadan çıkarıldı ve onlar yaptıklarını yaptılar. Onu teselli edebileceğini biliyordu. Yaşlı adam onunla oturup ağladı. Ans daha fazlaydı, yanlışlıkla resmi bir şekilde görevlendirilmiş. Daha önce ortaya çıkan keşiş akşam geri dönerek teselli verdi Emily'e ve hanımefendi başrahibe tarafından nazik bir mesaj getirdi, onu davet etti. Manastır. Emily, teklifi kabul etmese de, karşılık verdi, minnettarlığını ifade ediyordu. Rahipin kutsal sohbeti, onun yumuşak görgü kuralları Aziz Aubert'ınkilere benziyordu. Yatıştırıldı yasının şiddetini ve kalbini varlığa doğru kaldırdı. Her yerde ve sonsuzlukta. Bu küçük dünyanın olaylarına şu şekilde bakar bir anın gölgelerinde ve eşit derecede ve aynı anda. Gördüğünü ölümün kapılarını geçmiş ruh ve hala beden. Tanrı'nın gözünde, dedi Emily, şimdi sevgili babam var. Tıpkı dün benim için var olduğu gibi. Sadece bana göre ölü, Tanrı'ya ve kendisine hala yaşıyor. İyi keşiş, Saint Aubert öldüğünden beri hiç olmadığı kadar sakin bir şekilde onu bıraktı. Ve geceyi küçük kulübesine çekmeden önce kendine güvendi, cesedi ziyaret etmeye kadar. Sessiz ve ağlamadan, onun yanında durdu yan. Yüz hatları, sakin ve huzurlu, son hislerin doğasını anlatıyordu. Bu artık terk edilmiş çerçevede kalmıştı. Bir an için arkasını döndü, içeri ölümün o yüzü sabit bıraktığı sessizlikten duyduğu dehşet. Asla şimdi animasyon dışında başka şekilde görülüyor. Sonra ona karışık bir şüpheyle baktı ve korkunç bir şaşkınlık. Aklı zordan istemsiz ve o sevgili yüzü hala savunmasız görme beklentisi. Çılgınca bakmaya devam etti, soğuk eli aldı, konuştu. Hala bakıyordu ve sonra yas taşımasına daldılar. Lavois'in, onun hıçkırıklarını duyarak içeri girdi odaya onu götürmesi için ama hiçbir şey duymadı. Sadece onun bunu yapması için yalvardı, bırak onu. Yine yalnız kaldıktan sonra gözyaşlarını döktü ve akşamın karanlığı gizlenince odaya girdi ve neredeyse gözlerinden gizlenmiş olarak sıkıntısının nesnesi, hala cesedin üzerinde asılı duruyordu. Ta ki sonunda ruhu tükenene kadar ve huzur buldu. Lavois'in tekrar kapıyı çaldı ve ona yalvardı, ortak daireye gelirdi. Gitmeden önce Aziz'in dudaklarını öptü. Aubert, ona iyi geceler dilediğinde yaptığı gibi. Yine öptü onlar, kalbi kırılacakmış gibi hissetti.
Birkaç acı gözyaşı dökülmeye başladı gözleriyle birlikte cennete, sonra St. Aubert'e baktı ve odadan çıktı. Yalnız kulübesine çekilmişti, hüzünlü düşünceleri hala etrafta dolaşıyordu. Vefat eden ebeveyninin bedeni ve bir tür uykuya daldığında, uyanık zihninin görüntüleri hala hayalini rahatsız ediyordu. Onu gördüğünü sandı babası ona nazik bir ifadeyle yaklaşıyordu. Sonra, hüzünlü bir gülümsemeyle yukarıya doğru işaret ederek dudakları hareket etti ama kelimeler. Yerine tatlı müzik duydu uzak havada taşındı ve kısa süre sonra yüz hatlarının yumuşak bir şekilde parladığını gördü üstün bir varlığın büyüsü. Gerginlik daha da arttı ve uyandı. Vizyon gitmişti ama müzik kulağına melekler gibi menekler gibi geliyordu nefes alabilir. Şüphe etti, dinledi, yatakta kalktı ve yine dinledi. Bu müzikti, hayal gücünün bir illüzyonu değildi. Ciddi bir görüşten sonra sabit bir uyum, durakladı. Sonra tekrar yükseldi, hüzünlü tatlılıkla, sonra öldü, dinleyen ruhu cennete götüren bir ritimde. O bir anda önceki gecenin müziğini hatırladı. Garip Lavoisier'in aktardığı koşullar ve bunun yol açtığı etkileyici sohbet vefat eden ruhların durumu hakkında bir mesaj vermiştir. St. Aubert'ın söylediklerinin hepsi o konu, şimdi kalbine baskı yapıyor ve onu boğuyordu. Ne büyük bir değişim birkaç saat. O zamanlar sadece tahmin edebildiği için şimdi tanışmıştı gerçek. Kendisi de vefat edenlerden biri oldu. Dinlerken ürperti batıl inançlı bir hayranlıkla gözyaşları durdu ve ayağa kalktı, pencere. Dışarıdaki her şey gölgeyle örtülmüştü. Ama Emily, gözlerini ormanın devasa karanlığı, ufukta dalgalanan silüetleriyle gördü, solda. Yaşlı adamın işaret ettiği o parlak gezegen, ormanın ötesinde. Onunla ilgili söylediklerini ve müziği hatırladı şimdi aralıklı olarak yayına gelirken. Kapıyı açarak dinlemeye başladı. Zorlanmaları kısa sürede daha fazla uzaklaştı ve keşfetmeye çalıştı oradan geldiler. Bu belirsizlik, üzerindeki herhangi bir nesneyi ayırt etmesini engelliyordu altındaki yeşil platform ve sesler giderek azaldı, ta ki sessizliğe büründü. Dinledi ama artık geri dönmediler. Kısa süre sonra, ormanın püsküllü tepeleri arasında gezegenin titrediğini gözlemledi ve bir sonraki an, arkalarında batıyor. Hüzünlü bir hayranlıkla üşütülmüş ve emekli oldu bir kez daha yatağına gitti. Sonunda bir süre uykusunda olan hüzünlerini unuttu. Ertesi sabah, manastırdan bir kız kardeş tarafından ziyaret edildi ve geldi. Nazik görevler ve hanımefendi başrahibesinden ikinci bir davetiye. Ve Emily, ama babasının kalıntıları varken kulübeyi terk edemezdi onda. Ne kadar acı verici olursa olsun. Şu anki durumda onaylanmış ruhlarını akşamları başrahibe saygılarını sunmak için. Gün batımından yaklaşık bir saat önce, Lavoisier ona ormandan geçen yolu gösterdi. Manastır, Akdeniz'in küçük bir koyunda yer almış, taçlandırılmış Woody Amfiteyatro. Ve Emily, daha az mutsuz olsaydı. Hayranlık duyardı yeşil yamaçtan ortaya çıkan geniş deniz manzarası. Yapı ve ormanlar ile otlaklarla dolu zengin kıyılar uzanıyordu her iki el. Ama düşünceleri şimdi bir üzücü fikirle meşguldü ve doğanın özellikleri ona göre renksiz ve biçimsizdi. Çalan Vespers duası başladı, manastırın eski kapısından geçerken ve sanki St. Aubert için cenaze notu var. Küçük olaylar, zihni etkiler, keder. Emily, içine çöken mide bulandırıcı bayılmaya karşı mücadele etti. Ve başrahibe huzuruna götürüldü ve başrahibe onu şu tavırla karşıladı, anne şefkatini. Öyle nazik bir özen ve düşünceli bir hava, anında bir minnettarlıkla dokundu. Gözleri yaşla doluydu ve söyleyeceği sözler dudaklarında sendeleyerek durdu. Başrahibe onu bir oturma aldım ve yanına oturdum, hala elini tutup ona baktı sessizlik. Emily gözyaşlarını silerken ve konuşmaya çalışırken. "Sakin olun, kızım," dedi başrahibe yatıştırıcı bir sesle, "konuşma yine de. Söyleyeceğin her şeyi biliyorum. Moraliniz yatışmalı. Şimdi dualar, akşam ayinimize katılacak mısın? Rahat, benim çocuk, sıkıntılarımızda bizi gören ve acıyan bir babaya bakmak. Ve merhametiyle azarlayan kişi." Emily'nin gözyaşları tekrar aktı, ama binlerce tatlı duygu karıştı onlar. Başrahibe ona kesintisiz ağlamasına izin verdi ve gözetledi onun yüz ifadesini belirleyen iyi niyetli bir ifadeyle bir koruyucu melek. Emily ise sakinleştiğinde konuşması teşvik edildi çekincesizce ve onu bırakmaya isteksiz kılan
Sebebi belirtmek gerekirse, başrahibe en ufak bir şekilde bile karşı çıkmadığı kulübe. Ama övgü davranışına olan dindarlığını ve birkaç gün orada geçireceği umudu ekledi. Manastırda bulundu, ardından Lavalley'e döndü. Kendine bir şey izni vermelisin, ilk şokundan iyileşmek için az zaman, kızım. Karşılaşmadan önce bir saniye. Kalbinin ne kadar çok bildiğini senden gizlemeye çalışmayacağım, eski mutluluğunun sahnesine. Döndüğünde acı çek. Burada, sahip olacaksınız sessizlik, sempati ve dinin verebileceği hepsi. Ruhunuzu yeniden canlandırmak için. Ama gel, diye ekledi, Emily'nin gözlerinde dolan yaşları gözlemleyerek, şapele gideceğiz. Emily, rahibelerin toplandığı salona doğru takip etti ve rahibeler başrahibe onu görevlendirdi. Bu bir kızım, ona çok şeyim var, saygı, ona kardeş ol. Bir trenle şapele gittiler. Burada ciddi bir bağ ve hizmet gerçekleştirildi. Zihnini yükseltti ve ona huzur getirdi, inanç ve teslimiyet. Alacakaranlık başladı. Başrahibin nezaketi Emily'nin bunu yapmasına izin vermeden önce manastırdan ayrılırken, kalbi eskisinden çok daha hafif ormana girdi ve Lavois'in tarafından ormandan geçerek yeniden yönlendirildi, bu karamsarlık zihninin öfkesiyle uyum içindeydi. Ve peşinden gitti küçük vahşi yol, düşünceli bir sessizlikte. Ta ki rehberi aniden durana kadar, sonra patikadan çıkıp yüksek çimlere doğru attı ve yolu yanlış anladı. Şimdi hızla yürüdü, Emily ise belirsiz ve engebeli zeminde zorluk bir süre uzakta bırakıldı. Ta ki sesi onu durdurdu, o durmaya isteksiz görünüyordu ve yine de acele etti. Eğer yol konusunda şüphen varsa, dedi Emily, biz de öyle olmasaydık ağaçların arasında. Şatoda sormak daha iyi mi? Hayır, diye yanıtladı Lavois'in, bir fırsat yok. Vardığımızda o dere, hanımefendi. Suyun üzerindeki ışığı görüyorsunuz. Ötesinde orman, o dereye ulaştığımızda hemen evimizde olacağız. Ay yolu nasıl yanlış anladığımı bilmiyorum. Nadiren bu yoldan gelirim gün batımından sonra. Yeterince yalnız, dedi Emily, ama senin yoksun banditti burada. Hayır, hanımefendi, haydut yok. O zaman neden korkuyorsun, iyi dostum? Değilsiniz batıl inançlı mı? Hayır, batıl inançlı değil. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, hanımefendi, kimse o şatoya yaklaşmayı sevmez. Alacakaranlıktan sonra. Kim tarafından, burada yaşanmış mı, dedi Emily, bu kadar korkutucu olduğu için. Hanımefendi, burası neredeyse hiç yerleşim görmüyor. Çünkü Efendimiz Markis ve tüm bu ormanların lordu da öldü. Bir kez bile yapmamıştı, yıllardır içinde kaldı ve halkı da onun bakımını üstleniyor yakındaki bir kulübede. Emily artık buranın şato olduğunu anladı. Lavois'in daha önce bu evin Markiz'e ait olduğunu belirtmişti Villeroy. Babasının bahsedilince çok etkilenmiş göründüğü bir şey. Ah, şimdi ıssız bir yer, diye devam etti Lavois'in, ve hatırladığım kadarıyla ne kadar görkemli. Güzel bir yer. Emily ne olduğunu sordu, bu üzücü değişikliğe sebep oldu. Ama yaşlı adam sessizdi ve Emily, ki ilgi dile getirdiği korkuyla ve her şeyden önce bir babasının huzursuzluğunu hatırlayarak soruyu tekrar etti ve ekledi, eğer sakinlerden korkmuyorsan, iyi dostum, ya da korkmuyorsan batıl inançlı, nasıl olur ki, o şatodan geçmekten korktuğun bir şey? Karanlık, belki de biraz batıl inançlıyım, hanımefendi. Ve, eğer ne yaptığımı biliyordun, belki de öyle olabilirsin. Orada garip şeyler oldu. Monsieur, iyi baban, merhum Markizes'i tanıdığı anlaşılıyordu. Ne olduğunu bana anlatır mısın? Dedi Emily, büyük bir duyguyla. Ah, hanımefendi, diye yanıtladı Lavois'in, sorma hayır ayrıca. Ev sırlarını açmak bana düşmez lord. Emily, yaşlı adamın sözlerinden ve onun sözlerinden şaşırdı, onları nasıl ilettiğini sorgulamak. Daha yakın bir ilgi, Aziz Aubert'ın anısı düşüncelerini meşgul etti ve onu önceki gece duyduğu müziği hatırlıyor. Bunu La'ya anlattı Voisin. Bu konuda yalnız değildiniz, hanımefendi, ben de duydum. Ama aynı saatte o kadar sık duydum ki, neredeyse hiç şaşırmadığımı. Bu müziğin bir bağlantısı olduğuna şüphesiz inanıyorsunuz şato, dedi Emily aniden, ve bu nedenle. Batıl inançlı, öyle olabilir, hanımefendi, ama var diğer koşullar, o şatoya ait. Ki hatırlıyorum ve ne yazık ki bende. Derin bir iç çekiş geldi. Ama Emily'nin inceliği bu sözler merakını yeniden canlandırdı ve daha fazla sormadı. Kulübeye vardıklarında, tüm acısının şiddeti geri döndü.
Görünüşe göre eğer ağır baskısından ancak Setan ayrılırken kurtulmuş olsaydı hedefi. Hemen odaya geçti, orada kalıntıları vardı, baba gömüldü ve umutsuz kederin tüm acısına teslim oldu. Lavoisi'nin, sonunda onu odadan çıkmaya ikna etti ve kendi odasına döndü, orada. Günün acılarından yorulmuş halde kısa sürede derin uykuya daldı. Ve oldukça ferahlanmış bir şekilde uyandı. Korkunç saat geldiğinde, Aziz Aubert'ın kalıntılarının da bu süre içinde sonsuza dek ondan alındı. Tek başına odaya gidip onun gözlerine baktı, bir kez daha yüz ifadesi ve aşağıda sabırla bekleyen Lavoisi'ne merdivenleri, umutsuzluğu yatışana kadar. Yas nedeniyle verilen saygıyla kalış süresine rağmen bu zevki kesmek için. Ve sonra endişe onun inceliğini bastı ve onu kapıya hafifçe vurduktan sonra, cevap alamadan dikkatle dinledi ama her şey hareketsizdi. İç çekiş yoktu. Acı dolu bir hıçkırık duyulmadı. Bu sessizlikten daha da endişelenerek kapıyı açtı ve Emily'nin yattığını gördü, yatağın ayak ucunda. Yanında tabutun durduğu yerde aklına düşmüştü. Onun çağrıları yardım sağlandı ve uygun olduğu odasına götürüldü, uygulamalar sonunda onu geri kazandı. Duyarsızlığı sırasında Lavoisi'nin tabutunun kapatılmasını sağladı ve Emily'yi tekrar ziyaret etmeyi reddetmeye ikna etmeyi başardı. O da, gerçekten de kendini buna karşı eşitsiz hissediyordu ve ayrıca ruhunu koruma ve dayanacak kadar cesaret toplama zorunluluğu yaklaşan sahnede onu anlattı. Saint Aubert, özel bir şey vermişti eserine verilen emir. Cenazesinin manastır kilisesine defnedilmesi St. Clare ve Kuzey Altarisi'nden bahsederken, antik mezarın yakınında, Villeroy yatmak istediği tam yeri göstermişti. D'Hust'un bu yeri defin için vermişti ve bu nedenle üzücü bir geçit alayı şimdi hareket etti. Kapıda saygıdeğer rahip tarafından karşılandı, ardından bir keşiş treni geldi. Herkes, Ke'in ciddi ilahisini duyan herkes marş ve organın sesi yükseldi. Beden kiliseye ve ayrıca zayıf adımları ve Emily'nin varsayılan huzurunu gördü. İstemsizce gözyaşları bıraktı. Hiç dökmedi, ama yürüdü, yüzü kısmen gölgeliydi, ince siyah bir perde. Onu destekleyen iki kişi arasında, önünde ise başrahibe ve ardından nahatlar geldi. Onların üzünlü sesleri şişmeyi yumuşattı, ağıtın uyumu. Alay mezara geldiğinde müzik kesildi. Emily perdeni tamamen yüzünün üzerine çekti ve kısa bir duraklamada, marş ve törenin geri kalanı ise, hıçkırıkları net bir şekilde duyuluyordu. The kutsal baba ayini başlattı ve Emily yine duygularını kontrol etti. Ta ki tabut bırakıldı ve kapağında toprağın sallandığını duydu. Sonra, ürperdi, kalbinden bir inleme yükseldi ve destek için yanında duran kişi. Birkaç dakika içinde toparlandı ve, o etkileyici ve yüce sözleri duydum. Bedeni huzur içinde gömüldü ve ruhu onu verene geri dönecek, acısı yumuşayarak gözyaşları. Başrahibe onu kiliseden kendi salonuna götürdü ve orada yönetti, dinin ve nazik sempatinin verebileceği tüm teselliler. Emily Yas'ın baskısına karşı mücadele etti. Ama başrahibe onu izliyordu, dikkatle bir yatak hazırlanmasını emretti ve ona çekilmesini tavsiye etti, dinlenmek. Ayrıca birkaç gün kalma sözünü de nazikçe talep etti. Manastır ve Emily, kulübeye dönmek istemeyen biri acıları. Artık acilen ilgilenilmediği için boş bir zaman aldı, dikkat hissetmesi için hemen etkisini engelledi, seyahat ediyordu. Bu arada, başrahibin anne şefkati ve nazik ilgileri rahibeler. Ruhunu yatıştırmak ve onarmak için mümkün olan her şeyi yaptı, sağlığını. Ama sonuncusu, onun aracılığıyla çok derin yaralanmıştı zihni, hızla dirilmek için. Manastırda birkaç hafta kaldı, yavaş bir ateşin etkisi, eve dönmek istiyor ama gidemiyor orada. Çoğu zaman babasının kalıntılarının olduğu yerden ayrılmaya bile isteksiz olurdu, bırakıldı ve bazen kendini rahatlatarak şunu düşündü ki, eğer burada öldü, kalıntıları St. Aubert'ın yanında defnedilecekti. Bu arada, Madame Çırına ve yaşlı hizmetçiye mektuplar gönderdi. Yaşanan üzücü olaydan ve kendi olayından onlara haber verdi durum. Teyzesinden daha sıradan bir cevap aldı, teselli veriyordu, gerçek hüzün özelliklerinden çok. Ki bu da ona bir hizmetçi olduğunu garanti etti, onu Lavaye'ye götürmesi için gönderilmeliydi. Çünkü kendi zamanı çok fazlaydı, uzun bir yolculuğa çıkmak için boş vakti olmadığı bir arkadaşlıkla meşguldü. Emily Lavaye'yi Doulaus'tan daha çok tercih etse de, bilinçsiz olamazdı teyzesin.
Onun geri dönmesine izin vermesi nedeniyle uygunsuz ve nazikçe davranmasına oraya. Artık onu teselli edip koruyacak bir ilişkisi kalmadığı yerde. Davranış daha da sorumluydu. Çünkü Saint Aubert Madame'ı atamıştı Cheron, yetim kızının koruyucusu. Madame Cheron'un hizmetçisi, Lavoisier'in yanına geldi gereksiz. Ve Emily, ona karşı sorumluluklarını mantıklı bir şekilde hisseden Emily. Tüm bunlara rağmen merhum babasına ve kendisine gösterdiği nazik ilgi. Onu affetmekten memnundu. Uzun ve hayatının bu döneminde muhtemelen zahmetli bir yolculuktu. Manastırda kaldığı süre boyunca, içeride hüküm süren huzur ve kutsallık. Dışarıdaki sakin manzara ve nazik dikkatler başrahibe ve rahibeler. Zihnini o kadar rahatlatıcı bir durumdu ki, neredeyse onu en değerli arkadaşlarını kaybettiği bir dünyadan ayrılmaya teşvik ediyordu. Ve kendini manastıra, kendisi için kutsal kılan bir yere adadı, Saint Aubert'ın mezarını içermektedir. O düşünceli coşku da, çok doğal öfkesi, kutsanmış bir emekliliğe güzel bir illüzyon yaymıştı. Rahibe, neredeyse gözlerinden gizliyordu, güvenliğinin bencilliğini gizliyordu. Ama dokunuşlar, hafifçe batıl inançla karışmış, hüzünlü bir hayal manastır sahnesine geçti. Ruhları yeniden canlandıkça solmaya başladı ve bir kez kalbine daha çok bir görüntü geliyordu. Ki bu sadece geçici olarak oradan sürgün edilmişti. Tarafından bunu sessizce umut, teselli ve tatlı sevgilerle uyandırdı. Uzaktan mutluluk görüntüleri hafifçe parlıyordu ve onları bilse de illüzyonlar olarak sonsuza dek dışlamaya karar veremezdi. Mesele Valensurt'un hatırlaması, zevki, dehası ve yüzü ikisiyle de parlıyordu. Belki de sadece bu onu geri dönmeye yönlendiriyordu. Dünya, sahnelerin ihtişamı ve yüceliği, ilk olarak karşılaşmış. Onun ilgisini çekmiş ve fark edilmeden render etmesine katkıda bulunmuştu Valencourt. Ona bir nebze de onların hakkında bir şeyler iletiyormuş gibi görünmesiyle daha ilginçti. Kendi karakteri, Saint Aubert'ın defalarca gösterdiği saygı da onu, bu nezaketi onayladı. Ama, yüzü ve tavrı ona olan hayranlığını sürekli ifade etmişti. Başka türlü bunu ifade etmemişti. Ve onu tekrar görme umudu bile o kadar uzaktı ki, neredeyse hiç yoktu bunun farkındaydı. Bu durumdaki davranışını etkilediğinden daha az. Madame Cheron'un hizmetçisinin gelişinden birkaç gün sonraydı Emily. Lavaye'ye yolculuk yapacak kadar iyileşti. Üzerinde ayrılışından önceki akşam, La ile veda etmek için kulübeye gitti Voisin ve ailesi. Ve onların iyiliklerinin karşılığını vermek için bir ödül yaratmak. Eski kapısının yanında bir bankta oturan adamı. Kızı ile onun arasında buldu günlük işinden yeni dönmüş ve oynuyordu tonuyla bir oboaya benzeyen. Bir paypoda, yanında bir şişe şarap duruyordu. Yaşlı adam ve önünde meyve ve ekmek olan küçük bir masa vardı. Etrafında duruyordu akşam yemeklerini alan birkaç torunu, güzel pembe çocuklar anneleri dağıttı. Küçük yeşilin kenarında, o yayılma kulübenin önünde ağaçların altında dinlenen sığırlar ve birkaç koyun vardı. Manzara, uzun akşam güneşinin yumuşak ışığıyla dokunuldu. Eğimli ışınlar ormanın manzarasında oynanıyor ve uzakları aydınlatıyordu şatonun kuleleri. Bir an duraksadı, sonra gölgeden çıktı. Önündeki mutlu gruba bakmak, rahatlık sağlıklı yaş. Lavoisier'in yüzünde tasvir edilmiştir. Anne tarafı Agnes'in çocuklarına bakarken gösterdiği şefkati ve masumiyetini çocukça zevkler. Gülümsemelerinde yansıyordu. Emily tekrar saygıdeğer yaşlı adam ve kulübede. Babasının anısı dolayı yükseldi zihnine bir güç bastırdı ve kendine güvenmekten korkarak aceleyle öne çıktı uzun bir duraklamayla. Lavoisier'den sevgi dolu ve etkileyici bir vedalaş aldı. Ve ailesi, kızı gibi seviyor gibiydi ve gözyaşları döktü, Emily birçok kişi attı. Kulübeye girmekten kaçındı çünkü onun canlanacağını biliyordu artık dayanamadığı duygular. Onu hala acı verici bir sahne bekliyordu. Çünkü tekrar ziyaret etmeye karar verdi babanın mezarı. Ve onun kesilmemesi veya gözlemlenmesi için hüzünlü şefkatine izin vererek, ziyaretini erteledi. Her manastırın sakini olarak, rahibe ona anahtarı getireceğine söz verdiği hariç. Kilise, dinlenmek üzere emekli edilmeli. Emily odasında kaldı, ta ki manastır zilinin 12 çaldığını duydum, rahibe geldiğinde. Onun görev yaptığı gibi, özel bir kapının anahtarıyla kiliseye açılan ve aşağı indiler birlikte oraya götüren dar ve dolambaçlı merdivenler.
Rahibe teklif etti Emily'yi mezara eşlik ederek, yalnız gitmek hüzünlü bu saatte. Ama ilki, ona teşekkür ederek, bunu yapamadığı üzüntüsünün tanığı olmasına izin verir. Ve kız kardeş, kapı, lambayı verdi. Hatırlayacaksın, kardeşim, dedi, geçmeniz gereken doğu koridorunda yeni açılmış bir mezar var. Işığı yere tutun ki gevşek takılmaya düşemezsiniz toprak. Emily tekrar teşekkür ederek lambayı aldı ve içeri adım attı. Kilise, kız kardeş Mariette ayrıldı. Ama Emily kapıda bir an durdu. Aniden korku onu sardı ve tekrar merdivenin dibine döndü, orada. Rahibenin yükselen adımlarını duyduğunda ve elinde tuttu. Lamba, siyah örtüsünün spiral bacakların üzerinde dalgalandığını görünce buna meyilli oldu onu geri. Tereddüt ederken perde kayboldu ve bir sonraki perde bir an korkularından utanarak kiliseye geri döndü. Soğuk havanın koridorlar onu üşütüyordu ve derin sessizliği ve genişliği. Zayıfça uzak bir gotik pencereden süzülen ay ışığı. Başka bir pencereye süzülerdi zaman onu batıl inançlara sürükledi. Şimdi tüm dikkatini yas meşgul ediyordu. Kendi adımlarının fısıldayan yankılarını neredeyse duymadı ya da açık mezar. Neredeyse uçurumun eşiğinde bulana kadar. Manastırın bir rahibi önceki akşam orada gömülmüştü ve yalnız oturduğu için alacakaranlıkta. Odasında, uzaktan keşişlerin Requiem'i söylemesini duydu ruhu için. Bu, onun durumunu taze olarak hatırlattı babasının ölümü. Ve sesler gibi, alçak, homurtlu bir çıtırtı ile karışıyordu organ, hafifçe şişmiş. Kasvetli ve etkileyici vizyonlar ortaya çıkmıştı zihin. Şimdi onları hatırladı ve kırık zeminden kaçınmak için kenara döndü. Bu anılar onu daha hızlı adımlarla Azizke, Aubert, ay ışığında, koridorun uzak bir köşesine düştü. Sütunlar arasında süzülen bir gölge gördüğünü sandı. Durdu dinledi ve ayak sesi duymadan. Hayalinin aldattığına inandı ve artık gözlemlenmekten korkmadığı için devam etti. St. Aubert sade bir mermerin altında gömülü, sadece adı ve tarihi taşıyan doğum ve ölümü anıtı. Görkemli Villeroy anıtının dibinde yer almaktadır. Emily, mezarında kaldı, ta ki bir çan çalana kadar, rahipleri erken çağıran dua etti. Ona geri çekilmesi gerektiği konusunda uyardı. Sonra, son bir veda için ağladı ve kendini yerinden zorladı. Bu hüzünlü bir saatten sonra, uzun zamandır yaşadığı derin bir uykuyla tazelenmiş ve devam ediyor uyandığında, zihni St. Aubert'ın ölümü. Ama manastırdan ayrılma anı geldiğinde, tüm acısı geri döndü. Ölülerin anısı ve yaşayanların iyiliği onu bağladı o yere. Ve babasının kalıntılarının bulunduğu kutsal yer için defnedilmiş. Sanki hayal ettiğimiz tüm o nazik duyguları hissediyor gibiydi. Başrahibe vedalaşmalarında birçok nazik saygı taminatını tekrarladı ve eğer durumunu başka yerde bulursa, onu geri dönmesi için zorladı hoş değil. Rahibelerin birçoğu da onun ayrılışından dolayı etkilenmeden pişmanlık duydu. Ve Emily manastırdan birçok gözyaşı içinde ayrıldı ve ardından samimi dilekler söyledi mutluluğunu. Ülkenin manzaralarından önce birkaç lige yol almıştı, geçti. Derin hüzünden onu bir an uyandıracak güce sahipti. Ve bu ona gömüldü ve geldiklerinde sadece hatırlatmak içindi, son görüşünde. Aziz Aubert yanındaydı ve ona seslenmek için benzer manzaralarda yaptığı sözleri hatırlıyordu. Böylece, hiçbir şey olmadan özel bir durum, gün boyunca halsizlik ve hüzünlü bir şekilde geçti. O uyudu Languedoc'un eteklerinde bir kasabada gece geçirdi ve ertesi sabah, Gascony'e girdi. Bugünün sonlarına doğru, Emily ovaların görüş alanına geldi. Lavallee çevresi ve eski zamanların ünlü nesneleri dikkatini ve onlarla birlikte tüm anılarını uyandıran anıları takip etti şefkat ve keder. Sıklıkla, gözyaşlarıyla vahşi doğaya bakarken Pirenelerin ihtişamı. Şimdi zengin ışıklar ve gölgelerle çeşitliydi akşam, hatırladı ki, onları en son gördüğünde babası ona verdikleri zevki anlatıyordu. Birden bir sahne oldu, ki vardı özellikle ona işaret edilen. Ortaya çıkacaktı ve hasta halsizlik umutsuzluk kalbini çalacaktı. İşte, diye haykırdı, işte tam uçurumlar, orada çam ormanları. Ona baktı bu yolu son kez birlikte geçerken büyük bir sevinçle. İşte orada, o dağın kayalığının altında, kulübe var, buradan gözetliyor. Sedir ağaçları, hatırlamamı ve kalemle kopyalamamı istedi. Ey babam, seni bir daha asla göremiyorum. Tırnak işareti. Şatoya yaklaşırken, geçmiş zamanların hüzünlü anıtları çoğalmış.
Sonunda, şato kendisi, parlayan güzelliğin içinde ortaya çıktı. Saint Aubert'ın en sevdiği manzara. Bu bir nesneydi ve gözyaşı için değil, dayanıklılık. Emily kendi saçlarını kuruttu ve sakinlikle karşılaşmaya hazırlandı o eve dönüşündeki zorlu an. Artık bir ebeveyn onu karşılamak için bir ebeveyn. Evet, dedi, unutmayayım bana öğrettiği dersler. Gerekliliği ne kadar sık vurguladığını erdemli kedere bile direnmek. Birlikte ne kadar sık hayranlık duyduğumuzu hem acı çekebilen hem de akıl yürütebilen bir zihnin büyüklüğü, ah babam, eğer çocuğunuza tepeden bakmanıza izin verilir. Görmek sizi sevindirir ki ona verdiğiniz kuralları hatırlıyor ve uygulamaya çalışıyor. Yolda bir dönüş yapmak artık şatoya, bacalara daha yakın bir görüş sağlıyordu, ışıkla uçlu, St. Aubert'ın favori meşelerinin arkasından yükselen yapraklar binanın alt kısmını kısmen gizliyordu. Emily yapamazdı derin bir iç çekişi bastır. Bu da onun en sevdiği saatti, dedi uzun akşam gölgelerine bakarken, manzara. Ne kadar derin bir huzur, ne güzel manzara. Güzel ve eskiden olduğu gibi sakin. Yine hüzün baskısına direndi, ta ki kulağı neşeli melodiyi yakalayana kadar St. ile yürürken sık sık dinlediği dansın dansı. Garon'un kenarında, tüm direnci onu terk ettiğinde Aubert, ve ağlamaya devam etti. Ta ki araba küçük kapıda durana kadar, artık kendi topraklarına açıldı. Aniden gözlerini kaldırdı, arabayı durdurdu ve babasının eski ev hizmetçisinin kendine geldiğini gördü. Kapıyı açın. Mançında koşarak geldi ve onun önünde havladı. Ve genç hanımefendi indi ve etrafında oynadı, neşeyle nefesini tuttu. Sevgili hanımefendi, dedi Teresa, durakladı ve sanki şimdi gözyaşları olan Emily'ye bir taziye sunardı cevap vermeyi. Engelledi. Köpek hala yalvarıyor, etrafında koşuyordu, sonra uçup gitti kısa bir havlamayla araba. Ah, hanımefendi, benim zavallı efendi, dedi Teresa, duyguları ondan daha uyanıktı incelikle, Mançın onu aramaya gitti. Emily hıçkırarak ağladı yüksek sesle. Ve kapı ile birlikte duran arabaya baktığında açıldı. Hayvanın içine atladığını gördü ve hemen dışarı atladı, sonra da kendi burun yere koştur. Atların etrafında koş. Ağlama hanımefendi, dedi Teresa, seni görmek kalbimi kırıyor. Köpek şimdi koşarak Emily'ye geldi, sonra arabaya döndü, sonra tekrar ona. Mızmızlanarak ve memnuniyetsizdi. Zavallı serseri, dedi Teresa, efendini kaybettin belki ağlayabilirsin. Ama gel, sevgili genç hanımefendi, teselli ol. Ne yapacağım seni tazelemek mi? Emily yaşlı hizmetkâra elini uzattı ve denemeye çalıştı yasını tut. Sağlığı hakkında nazik sorular sorguladı. Ama yine de şatoya giden yürüyüşte oyalanıyordu. Çünkü içeride yoktu onu sevgi öpücüğüyle karşılayacak kişi. Kendi kalbi artık değil tanıdık gülümsemeyle tekrar karşılaşmak için sabırsız bir sevinçle titredi. Ve o nesneleri görmekten korkuyordu. Çünkü bu nesneler eski sevgilisinin tam hatırlamasını hatırlatacak mutluluk. Yavaşça kapıya doğru ilerledi, durdu, devam etti ve durdu yine. Şato ne kadar sessiz, ne kadar terk edilmiş, ne kadar da hüzünlü görünüyordu. Titreme içine girmeye karar veriyor, ama kaçınamadığı şeyi geciktirdiği için kendini suçlayarak. Uzunluk, salona girdi. Aceleyle geçti, sanki korkmuş gibi etrafına baktı ve o odanın kapısını açtı. Ona alışılmış olduğu ki ona böyle dediği kendi tanrım. Akşamın karanlığı, sessiz ve terk edilmiş havasına ciddiyet katıyordu. Sandalyeler, masalar, her mobilya parçası, ona daha mutlu ve tanıdık Times. Kalbine çok güzel seslendi. Hemen oturdu bahçeye açılan bir pencereden ve Aziz Aubert'ın bulunduğu bir pencereden gözlemledi. Sık sık onunla oturmuş, güneşin zengin ve geniş olanlardan çekilmesini izlerdi bir perspektif vardı. Bu da korulukların ötesinde görünüyordu. Bir süre gözyaşlarını tuttu, daha sakin oldu. Ve, Teresa, hanımefendisinin odasına bırakılan bagajı gördükten sonra yine ortaya çıktı. Moralini o kadar toparlamıştı ki onunla konuşabiliyordu o. Sizin için yeşil yatağı hazırladım, hanımefendi, dedi Teresa, kahveyi masaya koyarken. Hoşuna gideceğini düşündüm şimdi seninkinden daha iyi. Ama bugün ay, senin olduğunu pek düşünmemiştim yalnız dönecekti. Bir gün olsun. Haber neredeyse kalbimi kırıyordu, geldi. Kim inanır ki, zavallı efendim, evden gittiğinde, bir daha asla geri dönmeyecek. Emily yüzünü mendiliyle sakladı ve elini salladı.
Kahvenin tadını çıkarın, dedi Teresa. Sevgili genç hanım, teselli edildi, hepimiz ölmeliyiz. Sevgili efendim yukarıda bir azizdir. Emily yüzünden mendili aldı ve gözyaşlarıyla dolu gözlerini kaldırdı Cennet. Kısa süre sonra onları kuruttu ve sakin ama titrek bir sesle konuşmaya başladı merhum babasının. Bazı emeklileri hakkında bilgi almak için. Ah bir gün, dedi Teresa, kahveyi dökerken ve hanımefendisine uzattı. Gelebilecek her şey her gün buradaydı senin ve ustamın hakkında soru sormak için. Sonra şunu anlattı, bazıları iyi bırakılmış ölüydü ve hasta olanlar ise iyileşti. Ve bakın, hanımefendi, diye ekledi Teresa, işte yaşlı Mary şimdi bahçeye çıkıyor. Her gün bu 3 kişiyi aradı yıllarca, sanki ölecekmiş gibi, ama hala yaşıyor. Şezlongu görmüş kapıyı açıyor ve eve döndüğünü biliyor. Bu zavallı yaşlı kadını görmek Emily için fazla olurdu ve o Teresa'nın gidip ona söylemesini, kimseyi göremeyeceğini söylemesi için yalvardı o gece. Yarın belki daha iyi olacağım, ama ona bunu ver anmamın bir göstergesi. Emily bir süre oturdu, kedere kapılmıştı. Gözünün üzerinde olduğu bir nesne değildi baktı ama bir hatırlama uyandırdı. Bu da hemen konuya yol açtı yasını. Saint Aubert'ın ona emdirmeyi öğrettiği en sevdiği bitkiler. Odayı süsleyen küçük çizimler, zevki ona bunu öğretmişti infaz etmek. Kullanması için seçtiği ve okudukları kitapları birlikte. Onun müzik aletleri, seslerini çok sevdiği ve bazen kendini uyandırırdı, her nesne kedere yeni bir güç katırdı. Burada bu hüzünlü şımartmadan kendini toparladı ve herkesi çağırdı kararlılığı. O küçümseyen odalara girmek için öne çıktı, ki bu da girmekten korkuyordu. Biliyordu ki onu daha güçlü bir şekilde etkileyecekti, eğer onları ziyaret etmekte gecikti. Seradan geçtikten sonra, cesareti bir an için kayboldu, kütüphanenin kapısını açtığında. Ve belki de, o akşam gölge ve pencerelerin yanındaki ağaçların yaprakları odayı daha da belirgin şekilde sarsıyordu o daireye girdiğinde duyduğu ciddi duygular. Her şeyin olduğu babasından bahsetti. Oturduğu bir koltuk vardı. O onu gördüğünde küçüldü, çünkü onu orada otururken sık sık görmüştü. Ve onun fikri aklına o kadar belirgin geldi ki, neredeyse görmüş gibi oldu ondan önce. Ama bozuk bir hayal gücüyle ilgili illüzyonları kontrol etti. Ama şimdi onunla karışan bir hayranlığı bastıramıyordu duygular. Yavaşça sandalyeye yürüdü ve oturdu. Bir şey vardı önündeki okuma masası, üzerinde açık bir kitap vardı. Çünkü onun bıraktığı gibi. Baba, cesaretini toparlayıp incelemesi birkaç saniye sürdü. Ve açık sayfaya baktığında hemen hatırladı ki, St. Aubert, şatodan ayrılmadan önceki akşam ona kitap okumuştu, en sevdiği yazardan bazı pasajlar var. Durum şimdi onu etkiliyordu son derece doğru, sayfaya baktı, ağladı ve tekrar baktı. Ona göre kitap kutsal ve paha biçilmez görünüyordu ve onu yerinden oynatmazdı ya da kapatmazdı. Açık bıraktığı sayfa, Hint adalarının hazineleri için. Yine de oturuyordu, masanın önündeydi ve giderek artan karamsarlığa rağmen bırakmayı kararsız bırakamadı ve dairenin derin sessizliği, acı verici bir hayranlık derecesini yeniden canlandırdı. O düşünceleri ölen ruhların muhtemel durumuna takılıyordu ve hatırladı St. Aubert ile Lavois'in arasında geçen dokunaklı konuşma, ölümünden önceki gecede. Düşünürken kapının yavaşça açıldığını ve uzaktan kumandadan hışırtı sesi duyduğunu gördü, odanın bir kısmı onu şaşırttı. Alacakaranlıktan fark ettiğini sanıyordu, bir şey hareket ediyor. Üzerinde düşündüğü konu ve mevcut tonu ruhları. Hayal gücünün onun üzerindeki her izlenimine yanıt vermesini sağladı, duyuları onu aniden doğaüstü bir şeyden korkutmuştur. Bir süre an hareketsiz kaldı, sonra dağılmış aklı geri döndü, ne korkmalı mıyım, dedi. Sevdiklerimizin ruhları bir gün bize geri dön, iyilikle. Yine hüküm süren sessizlik. Geç korkularından utanmasına neden oldu ve hayal gücünün onu kandırdığına ya da bir şey duyduğuna inanıyordu. Bazen eski evlerde ortaya çıkan o açıklanamaz sesler. Aynı şey, ancak ses geri döndü. Ve ona doğru hareket eden bir şeyi ayırt ederek, bir sonraki anda yanına sandalyeye yaslandığında çığlık attı, ama o mançın olduğunu fark ettiklerinde kısa duyular hemen hatırlandı yanında. Oturuyordu ve şimdi ellerini sevgiyle yaladı. Kendisine görev verdiği göreve ruhlarının yetişmediğini fark etti, şatonun terk edilmiş odalarını. Bu gece, kütüphaneden ayrıldığında, bahçeye girdim ve nehrin üzerine sarkıtan terasa indim.
Güneş artık batmıştı. Ama badem ağaçlarının koyu dallarının altında batının safran ışığı, orta havanın alacakaranlığının ötesine yayılıyordu. Yarasa sessizce yanından geçti ve ara sıra bülbülün yas notası duyuldu. O saatin koşulları ona biraz hatırladı, bir zamanlar St. Aubert'ın tam da bu yerde okunduğunu duyduğu satırları ve şimdi onları tekrar etmekten hüzünlü bir zevk alıyordu. S-O-N-N-E-T. Şimdi yarasa Havva'nın esintisinde dolaşıyor. Dalga boyunca sürünüyor. Ve ormanın ortasında titriyor, mağarada. Yalnız iç çekişmeleri serseri kandırıyor. Çünkü çoğu zaman, hüzün zihnini büyülediğinde, duyduğu kayanın ruhunu düşünür. Dinlemez, ama tatlı heyecan verici korkularla. Rüzgarın alçak, mistik mırıltılarına doğru. Şimdi yarasa daire çizer, alacakaranlık çiğ. Sessizce yuvarlanır ve, dağ uçurumunun üzerinde, parıldayan dalga ve uzak keşfedilmiş kayık, yumuşak, uyumlu bir rengin gri perdesini açar. Böylece acımanın gözyaşı çiğ düşer, yalnız umutsuzluk vizyonlarını kararlaştırır. Emily, yürümeye devam ederken, St. Aubert'ın en sevdiği çınar ağacına geldi. Orada öyle çoğu zaman, bu saatte, gölgenin altında birlikte ve sevgilisiyle birlikte otururlardı. Anne sık sık gelecek bir durum hakkında konuşmuştu. Ne kadar sık da, babası, inanmaktan aldığı rahatlığı ifade etmiş olsaydı. Başka bir dünyada buluşmalıyız. Emily, bu anıların etkisiyle Emily'den ayrıldı, çınar ağacı gibi. Ve terasın duvarına düşünceli bir şekilde yaslanırken Garon kıyısında neşeyle dans eden bir grup köylüyü gözlemledi, aşağıda geniş bir alana yayıldı ve akşam ışığını yansıtıyordu. Ne büyük bir zıtlık, ıssız ve mutsuz Emily'nin yanına geldiler. Onlar eşcinsel ve gösterişliydi, tıpkı onun da eşcinsel olduğu zamanlarda olduğu gibi. St. Aubert, onların neşeli müziğini dinlerdi, yüzü parlardı. Zevk ve iyilik. Emily, bu neşeli bir an baktı, grup, geri dönmüş, uyandırdığı anılara dayanamıyordu. Ama nerede, ne yazık ki. Dönüp kedere acılık katacak yeni nesnelerle karşılaşmayabilir miydi? Yavaşça eve doğru yürürken, Teresa tarafından karşılandı. "Sevgili hanımefendi," dedi. "Sizi yukarıdan aşağı arıyordum bu yarım saatte ve başına bir kaza geldiğinden korkuyordu. Nasıl yapabilirsin, bu gece havasında dolaşmayı çok seviyorum. Eve gelin lütfen." "Ne düşün zavallı efendim," söylerdi, "eğer seni görebilseydi. Eminim, sevgilim hanımefendi öldü, hiçbir beyefendi bunu ondan daha çok yüreğe kalamazdı. Ama sen biliyorsun," nadiren gözyaşı dökerdi. "Dua et, Teresa, dur," dedi Emily, bunu bölmek istedi, kötü düşünülmüş ama iyi niyetli bir acırdama. Ancak Teresa'nın konuştukluğu bu kadar kolay susturulmamak için. Ve eskiden böyle yas tutarken, ekledi. "Size sık sık bunun ne kadar yanlış olduğunu söylerdi. Çünkü hanımefendim mutlu. Ve eğer o mutluysa, eminim o da mutludur, fakir, derler cennete ulaşır." Bu konuşma sırasında Emily yürümüştü, sessizce şatoya girdi ve Teresa onu koridorun karşısına doğru ışıklandırdı. Tek bir bıçakla kumaşı serdiği ortak oturma salonu ve akşam yemeği için çatal. Emily, bunun olduğunu fark etmeden önce odadaydı, kendi dairesi değildi ama onu ayrılmaya iten duyguyu kontrol etti ve küçük akşam yemeği masasının yanına sessizce oturdu. Babasının şapka karşı duvara asılıydı, baktığında bir baygınlık hissetti o. Teresa ona baktı, sonra gözlerinin üzerinde olduğu nesneye baktı, yerleşti ve onu kaldırmaya gitti. Ama Emily ona el salladı, "Hayır," dedi, "kalsın. Ben kendi yerime gidiyorum." O da, "Hayır, hanımefendi, akşam yemeği hazır." "Ben dayanamıyorum," diye yanıtladı Emily, "odama gidip denemeye çalışacağım uyku. Yarın daha iyi olacağım." "Bu kötü bir iş," dedi Teresa. "Sevgili hanımefendi, al biraz yemek. Bir sülün giydirdim, güzel bir tane de. Yaşlı Monsieur Barrow bu sabah gönderdim, çünkü dün onu gördüm ve geleceğini söyledim. Ve o üzücü haberi duyduğunda daha endişeli görünen kimseyi tanımıyorum o." "Öyle mi?" dedi Emily, nazik bir sesle. Zavallını hissederken kalbi bir anlığına bir sempati ışınıyla ısındı. Sonunda morali tamamen çöktü ve odasına çekildi. Emily, lavaboya döndükten bir süre sonra teyzesinden mektuplar aldı, Madame Cheron. Burada sıradan bir taziye ve tavsiye verdikten sonra, onu Doulaos'a davet etti ve bunu merhum kardeşinin emanet ettiği gibi ekledi. Emily'nin ona verdiği eğitim, kendini buna bağlı saymalıydı, davranışlarını görmezden gelin.
Emily o sırada sadece Lavalley'de kalmak istiyordu, erken mutluluğunun sahnelerinde. Şimdi ona sonsuz derecede değer verilmiş gibi, sonsuza dek kaybettiği geç ev. Ağlayabileceği yer gözlemlenmeden adımlarını geri takip edin ve her dakikanın özelliğini hatırlayın. Terbiye. Ama o da Madame Cheron'un hoşnutsuzluğundan kaçınmak için aynı derecede endişeliydi. Sevgisi bir an bile sorgulamasına izin vermese de, St. Aubert'ın Madame Cheron'u onun yerine ataymasıyla davranışının uygunluğu koruyucu, mantıklıydı ki. Bu adım mutluluğunu bağımlı hale getirmişti, bir büyük derecede, teyzesinin mizahı üzerine. Cevabında, izin istedi şu anda Lavalley'de kalmaktadır ve onun aşırı moral bozgunluğunu belirtmiştir ruhlar ve onları geri getirmek için sessizlik ve emeklilik ihtiyacı hissetti. Bunların Madame Cheron'un evinde bulunmadığını biliyordu. Çünkü Cheron'un evinde eğilimleri onu dağınık bir hayata sürükledi ve bol serveti bu teşvik edildi. Ve cevabını verdikten sonra biraz daha rahat hissetti. Hastalığının ilk günlerinde, Monsieur Barreau tarafından ziyaret edildi. Aziz Aubert için samimi yas tutan. "Arkadaşım, yakınabilirim," dedi o, "çünkü asla onun benzerliğiyle karşılaşmayacağım. Eğer bulabilseydim toplum denen bir yerde böyle bir adam olarak, oradan ayrılmamalıydım." 1. Barreau'nun babasına olan hayranlığı, Emily'nin ona son derece sevdiği bir duyguyu kazandırdı. Kalbi neredeyse ilk rahatlamasını ailesiyle konuşmakta buldu, adam. Çok saygı duyduğu ve ne kadar nafret etsem ne olsa da görünüşü. Kalpte çok iyilikte ve zihinde incelikle doluydu. Birkaç hafta sessiz bir emeklilikte geçti ve Emily'nin rahatsızlığı hüzüne dönüşmeye başladı. Elindeki kitapları okumaya dayanabilirdi, sonra babasıyla birlikte kitap okumuştur. Kütüphanedeki sandalyesine oturmak, izlemek, elinin diktiği çiçekler, o enstrümanın tonlarını uyandırmak için parmakları bastırmış, bazen en sevdiği havayı çalmak için. Zihni ilk acı şokundan toparlandığında, tembelliğe boyun eğme tehlikesi vardı ve bu faaliyet tek başına tonunu bozdu. Tüm saatlerini işte geçirmeye özenle çalıştı. Ve aldığı eğitimin tam değerini şimdi anlamıştı St. Aubert'ten, çünkü onun anlayışını geliştirerek ona bir tembellikten sığınma, dağılma olmadan zengin ve çeşitli toplumdan bağımsız eğlence ve bilgi sahibi olduğu duruma sahip. Onu izole etti. Bu eğitimin iyi etkileri de bencillikle sınırlı değildi, çünkü St. Aubert onun her iyi niteliğini beslemiş kalbi. Şimdi etrafındaki herkese iyilik içinde yayıldı ve ona öğretti. Başkalarının talihsizliklerini ortadan kaldıramazdı. En azından onları yumuşatmak için sempati ve şefkat. Herkese karşı hissetmeyi öğreten bir iyilik, bu zarar görebilir. Madame Cheron, Emily'nin mektubuna cevap vermedi, Emily umut etmeye başladı. Emekliliğinde bir süre daha kalmasına izin verilmesi ve zihni artık gücünü kazanmıştı ki, Sherjei'yi incelemeye cesaret etti. Bu sahneler, geçmiş zamanların görüntülerini en güçlü şekilde anımsatan bir sahne. Bunlar arasında balıkçılık eviydi. Ve daha da sevgi dolu hüzüne kapılmak için ziyaretin ardından oraya Whitney'i götürdü. Orada tekrar duyabilsin. Saint Aubert ve annesinin sık sık dinlemekten keyif aldığı sesler. O yalnız gitti ve akşamın o sakin saatinde, hayal için çok rahatlatıcı ve yas için. Burada en son olduğunda Monsieur ile birlikteydi ve birkaç gün önce Madame St. Aubert ile birlikte, sonuncusu ise ölümcül bir hastalıkla yakalanmıştı. Şimdi, Emily tekrar ormana girdiğinde, o binayı çevrelediler. Eski zamanların anısını öyle güçlü bir şekilde uyandırdılar ki, kararlılığının bir anlığına aşırı kedere boyun eğdiğini. Durdu, bir ağaca yaslanıp birkaç dakika ağladı, sonra kendini toparlayıp ilerlemeye başladı. Küçük patika, binası, St. Aubert'ın sahip olduğu çimenler ve çiçeklerle kaplanmıştı, sınır boyunca dikkatsizce dağılmış. Neredeyse yabani otlarla boğulmuştu, uzun dere kenkeni, tilki eldiveni ve ot. Sık sık durup izlemeye devam ederdi, şimdi sessiz ve terk edilmiş ıssız yer, titreyen bir elle. Balıkçılık evinin kapısını açtı, "Ah!" dedi, her şey, en son bıraktığım gibi kalıyor, gitti, asla geri dönmemek zorunda olanlarla." Bir pencereye gitti, o pencere asarken sallanmıştı dere üzerine eğilip. Gözleri akıntıya sabitlenmiş, yakında hüzünlü bir hayalde kaybolmuş. Getirdiği lut unutulmuş halde yanında duruyordu. Esintinin hüzünlü iç çekişi.
Yüksek çam ağaçlarını sallarken ve kıyılara eğilen duvarların arasında daha yumuşak fısıltılar bir tür müziğin duygularıyla daha uyum içinde. Akorlarda titreşmiyordu mutsuz bir anı ama acımanın sesi olarak kalbe yatıştırıcıydı. O akşamın karanlığının farkında olmadan düşünmeye devam etti ve Sun'un son ışığı yüksekliklerde titredi ve muhtemelen titremişti bina olmadan ani bir ayak sesi olmasa da, çok daha uzun süre kaldı. Dikkatini çekti ve önce korunmadığını hatırlattı. Bir sonraki anda bir kapı açıldı ve bir yabancı belirdi. O da durdu, Emily'yi fark etti ve sonra müdahalesi için özür dilemeye başladı. Ama Emily, sesinin tını, korkusunu daha güçlü bir duyguya çevirdi. Tonları kulağına tanıdık geliyordu ve her ne kadar kolayca ayırt edemese de. Konuşan kişinin yüz hatlarını alacakaranlıkta, çok güçlü bir hatırlama hissetti, güvenilmez olun. Özrünü tekrar etti ve Emily de bir şey söyledi. O zaman yabancı hevesle ilerleyerek, aman tanrım. Olabilir mi? Kesinlikle yanılmıyorum, hanımefendi Saint Aubert, değil mi? Gerçekten öyle, dedi Emily, ilk kez onaylandı varsayım. Çünkü artık Valensurt'un yüz ifadesini ayırt ediyordu. Aydınlandı, hala alışılmışından daha fazla animasyonla. Binlerce acı anı zihninde sıkışmıştı ve kendini geçindirmek için gösterdiği çaba sadece huzursuzluğunu artırdı. Bu arada Valencourt, sordu, sağlığına endişeyle baktı ve bininci Saint Aubert'ın seyahat etmekten fayda buldu, gözyaşları selinden öğrendi. Ki bunu başarabildi, artık bastırmıyor, ölümcül gerçeği. Onu bir sandalyeye götürdü ve yanına oturdu, Emily ağlamaya devam ederken. Valencourt elini tutuyordu, ki o da öyleydi, baygın bir şekilde almıştı. Ta ki gözyaşlarıyla ıslanana kadar, ki bu Saint için yas tutuyordu. Aubert ve kendine olan sempati çağrışmıştı. Hissediyorum, dedi sonunda. Hepsinin ne kadar yetersiz olduğunu hissediyorum, teselli çabası bu konuda olmalı. Seninle birlikte sadece yas tutabilirim. Çünkü gözyaşlarının kaynağından şüphem yok. Keşke yanılsam. Tırnak işareti. Emily hala sadece gözyaşlarıyla cevap verebiliyordu, ta ki ayağa kalkıp yalvarana kadar. Valencourt zayıflığını görse de, hüzünlü yerden ayrılabiliyordu, onu tutmayı teklif etmedi. Kolunu kendi koluna aldı ve onu balıkçılık evi. Ormanda sessizce yürüdüler, Valencourt endişeliydi, biliyor, ancak St. Aubert hakkında herhangi bir ayrıntı sormaktan korkuyor ve Emily de konuşmak için çok sıkıntılıydı. Ancak bir süre sonra cesaret kazandı, babasından bahsedecek kadar ve onun tavrını kısaca anlatacak kadar. Ölüm, bu resital sırasında Valensurt'un yüz ifadesi güçlü bir şekilde ihanet etti. Duygularını duyduğunda ve St. Aubert'ın yolda öldüğünü duyduğunda ve Emily yabancıların arasında kalmıştı. O elini kendi ellerinin arasına bastırdı ve istemsizce, neden orada değildim, diye bağırdı ama bir sonraki anda kendini toparladı. Çünkü hemen onun anılmasına geri döndü babası. Ta ki ruhunun tükendiğini fark edene kadar, yavaş yavaş değişti konuyu ve kendisinden bahsetti. Emily bunu öğrendi, ayrıldıktan sonra bir süre Akdeniz kıyılarında dolaşmıştı. Ve ardından Languedoc üzerinden doğduğu Gascony'e dönmüştü, eyaletinde ve genellikle orada yaşardı. Küçük anlatısını bitirdiğinde, Emily bir sessizliğe gömüldü ve Emily sözünü kesmeye niyetli değildi ve konuşma devam etti. Ta ki kapıya ulaşana kadar. Şato, durduğunda, sanki bunun sınırı olduğunu biliyormuş gibi yürü. Burada, Estuvier'e dönmeyi amaçladığını belirtir. Ertesi gün, ona vedalaşmasına izin verip vermeyeceğini sordu. Günaydın, ve Emily, sıradan bir nezaketi reddedemeyeceğini fark ederek, reddiyle daha fazlasını beklemediğini ifade etmeden, cevap vermek zorunda kalmıştı. Evde olması gerektiğini söyledi. Hüzünlü bir akşam geçirdi. Bu gecede geçmişteki tüm şeylere geriye dönüp bakıyordu. Valensurt'u gördüğünden beri böyle bir şey oldu, hayal gücüne ulaşacaktı. Ve babasının ölüm sahnesi, sanki taze bir tonlarda ortaya çıktı. Önceki gün vefat etti. Özellikle samimi ve ciddi olanı hatırlıyordu, el yazması evraklarını imha etmesini istediği şekilde. Ve, üzüntü onu tutan halsizlikten uyandığında şok oldu, henüz ona itaat etmediğini düşünüyor ve karar vermişti ki, başka bir günde gitmemeli, ihmal ettiğini suçlayacak. Ertesi sabah, Emily ocağında ateş yakılmasını emretti. St. Aubert'ın uyuduğu oda ve kahvaltı yapar yapmaz, oraya gidip evrakları yaktı. Kapıyı kapatarak önlem almak araya girdiğinde,
Gizlendikleri dolabı açtı, bunu alışılmadık bir hayranlık duygusu hissetti ve bir süre bakarak baktı. Titriyordu, tahtayı çıkarmaya neredeyse korkuyordu. Harika bir sandalye vardı dolabın bir köşesinde, karşısında ise masa duruyordu, orada babasının gitmeden önceki akşam oturduğunu görmüştü, bakıyordu o kadar çok duygu içinde. Tam da bu kağıtlar olduğuna inandığı şey. Emily'nin son zamanlarda yaşadığı yalnız hayat ve hüzünlü konular düşünceleriyle bu duyguyu bırakmış, bazen onu bu halde bırakmıştı, çok yorgun bir zihnin, kalın gelen hayallerine, duyarlı. Üzücü bir şeydi, mükemmel anlayışının teslim olmuş olması bile bir anlığına. Batıl inançların hayallerine, ya da daha doğrusu o başlangıçlara hayal gücü ve duyuları kandıran bir şeye dönüşür. Anlık bir delilik. Bu geçici zihin eksikliğinin örnekleri sadece bir kez eve döndüğünden beri yaşandı. Özellikle de bu süreçte dolaşırken akşam alacakaranlığında yalnız bir malikane. Görünüşlerden endişelenmişti, ki bu onun daha neşeli günlerinde görünmezdi. Bu zayıf duruma sinirleri, gözlerinin bir ikinci kez, dolabın belirsiz bir bölümünde duran koltukta. Ölen babasının yüzü orada belirdi. Emily bir an sabit durdu, yere düştü, ardından dolaptan çıktı. Ancak ruhları kısa sürede geri döndü. Kendini bu acı çekmekten dolayı zayıflıkla suçladı, ciddi bir eylemle araya girdi ve kapıyı tekrar açtı. Tarafından Saint Aubert'ın verdiği talimatları, St. Aubert'ın elindeki tahtayı kolayca buldu, dolabın karşı köşesinde, pencerenin yakınında anlatılır. O bahsettiği cümleyi de ayırt etti ve emrettiği gibi onu bastırdı, onu aşağı kaydı ve kağıt demetini birkaç ile birlikte ortaya çıkardı, dağınık olanlar ve Louis'in cüzdanı. Titreyen bir eliyle onları çıkardı, tahtayı yerine koydu, bir an durdu ve yerden kalkmaya başladı. O sırada, yukarı baktığında, endişeli hayalinde aynı yüz ifadesi belirdi. Sandalye. İllüzyon ise, yalnızlığın mutsuz etkisinin bir başka örneği ve keder yavaş yavaş zihnine yerleşmiş. Ruhlarını bastırmıştı, aceleyle söyledi, odaya doğru ilerledi ve neredeyse bir sandalyeye battı. Dönüş akıl kısa sürede hayal gücünün korkunç ama acınası saldırısını alt etti ve o kağıtlara döndü. Ama hala çok az hatırla, gözleri istemsizce açık kalan bazı gevşek kağıtların yazmasına karar verdi. Ve bilinçsizdi, babasının katı kurallarını ihlal ettiğini düşünüyordu tedbir kararı verdiğinde. Ta ki korkunç bir önemli cümle onun dikkatini ve kendisini uyandırana kadar anı birlikte. Belgeleri aceleyle elinden aldı. Ama kelimeler, ki merakını ve korkusunu eşit derecede uyandırmıştı, ondan çıkaramadı. Düşünceler. O kadar güçlü etkilemişti ki, çözemiyordu bile belgeleri derhal yok etmek. Ve duruma ne kadar çok takıldıkça, hayal gücünü daha da kışkırtıyordu. En zorlayıcı tarafından teşvik edilen ve görünüşe göre en gerekli olan. Daha fazla sorgulamak için merak, korkunç ve gizemli konu, bir gönderme gördüğü bir konu. Başladı, belgeleri yok etme sözünü aldığı için yüzüntü tuttu. Bir an için şüphe etti. Böyle nedenlerle çelişen olarak adil bir şekilde itaat edilip edilemeyeceği daha fazla bilgi için olduğu anlaşılıyordu. Ama bu hayal anlık bir hayal oldu. Ciddi bir söz verdim, dedi. Bir şeyi yerine getirmem için ciddi bir emir ve tartışmak benim işim değil, itaat etmek. Bırak bana masumiyetimi yok edecek olan bu cazibeyi hızla ortadan kaldırmak ve acı çekmek hayatım. Telafisi olmayan suçluluk bilinciyle yaşarken, gücüm varken reddediyor. Böylece görev duygusuyla yeniden canlandı ve zaferini tamamladı, dürüstlük cazibeye karşı daha zor. Şimdiye kadar bildiği her şeyden daha zor ve belgeleri alevlere gönderdi. Gözleri onları yavaşça izliyordu, tüketilmiş, az önce gördüğü cümleyi hatırlayınca ürperdi. Ve bunu açıklamak için tek fırsatın o zaman olduğuna dair kesin olarak sonsuza dek vefat ediyor. Bundan çok sonra çantayı hatırladı. Ve olduğu gibi onu açılmamış bir dolaba koydu. İçinde bir şey olduğunu algıladı, madeni paradan büyük bir boyutta, onu inceledi. Elini bıraktı, buyur, dedi. Madeni paranın bazı parçalarını öpürken ve ıslattı gözyaşlarıyla birlikte, şimdi toz olan elini buldu. En altta çantanın küçük bir paketi vardı, onu çıkardı ve kağıdı açtı, kağıttan sonra, İçinde bir fil dişi kutusu olduğunu buldu ve içinde şu kütümün minyatürü bir hanımefendi. Başladı, aynı, dedi, benim babam ağladı. Yüz ifadesine baktığında hayır hatırlayabiliyordu, birine benzediği bir kişi.
Nadir güzelliğe sahipti ve şu özelliklerle karakterize ediliyordu: tatlılık ifadesi, hüzünle gölgelenmiş ve teslimiyet ile yumuşatılmıştı. Saint Aubert bu resim hakkında hiçbir talimat vermemiş, hatta adını bile vermemişti bu. Bu nedenle, onu korumanın kendini haklı bulduğunu düşündü. Birden fazla kez Villeroy Markizesi'nden bahsederken tavrını hatırlayarak, bunun onun benzerliği olduğuna inanmaya meyilli hissetti. Ama bir şey görünmüyordu: o hanımefendinin bir resmini koruması gerektiğinin sebebi. Ya da onu korudu, neden bu kadar çarpıcı bir şekilde yas tutuyor ve gidişinden önceki gece tanık olduğu gibi etkileyiciydi. Emily hala yüz ifadesine bakıyor. Yüz hatlarını inceliyordu ama bilmiyordu dikkatini çeken ve ilham veren cazibeyi nerede bulabileceğini. Böyle bir sevgi ve acıma duyguları. Koyu kahverengi saçlar dikkatsizce açık alın, burun oldukça aquiline eğilimliydi. Dudaklar bir sesle konuştu. Gülümsemesi ama hüzünlü bir gülümsemeydi. Gözleri maviydi ve yönlendirilmişti yukarıya doğru, tuhaf bir çekingevlik ifadesiyle yukarı doğru yükselirken, yumuşak bulut kaşları, öfkesinin ince duyarlılığından bahsediyordu. Emily, resmin onu içine sokan düşünceli havadan uyandırıldı, bahçe kapısının kapanması ve gözlerini pencereye çevirdiğinde gördü: Valencourt şatoya doğru geliyor. Ruhları konulardan dolayı huzursuzdu, son zamanlarda aklını meşgul eden bir durum. Onu görmeye hazırlıksız hissediyordu ve kalmaya devam etti kendini toparlamak için odada birkaç dakika. Onu salonda buluştuğunda, ortaya çıkan değişim onu etkiledi. Razillon'da ayrıldıklarından beri havasında ve yüzünde, alacakaranlıkta ve önceki akşam yaşadığı sıkıntı onu alıkoymuştu gözlemlemek. Ama bir anlığına gülümsemede hayal kırıklığı ve halsizlik kayboldu bu. Onu algıladığında yüzünü aydınlatıyordu. Görüyorsun, dedi ki, onurlandırdığınız izneden yararlandım ben, sana veda ettiğim için. Ki onunla tanışma şansına sahip olduğum sadece dün. Emily hafifçe gülümsedi ve bir şey söylemek için sabırsızlanarak uzun zaman kalmış mı diye sordu. Gascony'de, sadece birkaç gün, diye yanıtladı Valencourt, utanarak yanağından geçti. Uzun bir gevezeliğe başladım. Sonra arkadaşlarımı dolaştıran arkadaşlarımdan ayrılmanın talihsizliği, Pireneler çok hoş. Valencourt bunu söylerken Emily'nin gözüne bir yaş doldu. Ve dikkatini hatırlatan anıdan uzaklaştırmak için endişeli kendi düşüncesizliğine şaşırarak diğer konularda konuşmaya başladı. Şatoya ve onun geleceğine olan hayranlığını ifade eden konuları da bu kişilerle paylaştı. Emily, konuşmayı desteklemekten biraz utanan biri ise buna sevindi. Kayıtsız konularda devam etme fırsatı. Yürüdüler, teras, Valencourt'un nehir manzarası ve manzaralarıyla büyülendiği Guayan'in karşı kıyılarının üzerinde. Terasın duvarına yaslanıp hızlı akıntıyı izlerken, Garon, birkaç hafta önce, dedi. Kaynağındaydım bu asil nehir. O zaman seni tanımanın mutluluğu yoktu. Ya da tanımalıydım, yokluğuna pişman oldu. Bu sahne tam olarak zevkine uygundu. O Pirenelerin bir bölümünde yükseliyor. Bence hala daha vahşi ve yüce Razillon'a giden yolda geçtiğimiz herhangi bir şey. Daha sonra düşüşünü dağların uçurumları, sularının derelerle arttığı karlı zirvelerden inip Valide, arana koşarak gidenler. Romantik yükseklikler arasında köpürür, kuzeye doğru ilerler. Batıya doğru Languedoc ovalarına çıkana kadar. Sonra, duvarları yıkanıyor Doulaus ve tekrar kuzeybatıya döndüğünde, daha yumuşak bir karakter kazanır, Gascony ve Guienne'nin otlaklarını gübrelerken, ilerleyişinde Biscay Körfezi. Emily ve Valencourt, Pireneler arasında geçtikleri sahnelerden bahsettiler. Alpler sesinde sık sık titrek bir şefkatten bahsederken ve bazen tüm deha ateşiyle onları anlatırdı. Bazen de konudan pek haberdar görünmeyecekti, ama konuşmaya devam etti. Bu konu, Emily'e babasının görüntüsü olan babasını zorla hatırlattı. Valencourt'un özel olarak belirttiği her manzarada görünür. Onun yorumları anısına takılıp kaldı ve onun coşkusu hala kalbinde parlıyordu. O sessizlik, uzun süre Valencourt'a konuşmasının ne kadar yaklaştığını hatırlattı yas nedeniyle. Konuyu değiştirdi, ama bir kez Emily için neredeyse hiç az etkilenmiyordu. Görkemini hayranlıkla izlediğinde geniş dallarını terasa yayan çınar ağacı ve altında şimdi oturdukları gölgede, St. Aubert ile ne kadar sık böyle oturduğunu hatırladı. Ve onun da aynı hayranlığı dile getirdiğini duydu. Bu, sevgili babamın en sevdiği ağaçtı, dedi.
Ailesiyle birlikte onun yapraklarının altında oturmayı severdi, yazın güzel akşamları. Valancourt onun duygularını anladı ve sessizdi. Gözlerini kaldırmış mıydı yerden onun gözyaşlarını görürdü. Ayağa kalktı ve terasın duvarına dokundu, birkaç dakika sonra oradan yerine döndü. Sonra tekrar ayağa kalktı ve çok huzursuz görünüyordu. Emily onu bulurken ruhları o kadar depresyondaydı ki. Birkaç kez yenileme girişimleri sohbet etkisiz kaldı. Valancourt tekrar oturdu ama hala sessizdi ve titredi. Sonunda, tereddütlü bir sesle, "Bu çok güzel sahne, seni terk edeceğim, belki sonsuza dek. Bu anlar bir daha asla geri dönmeyebilir. İhmal etmeye karar veremiyorum, ama pek nadiren kendimi de kullanmaya cesaret ediyorum. Ancak, inceliği kırmadan söyleyeyim, üzüntüne karşı duyduğum hayranlığı her zaman ilan etmeye. Cesaret edin. Aman Tanrım, ah, ileride bir dönemde bunu yapabileceğim için izin verilebilir aşkım." Emily'nin duyguları onun cevap vermesine izin vermedi. Ve Valancourt, şimdi yukarı bakmaya cesaret etti, yüz ifadesinin değiştiğini gözlemledi. Onu görmeyi bekliyordu, bayıldı ve istemsiz bir çaba göstererek onu desteklemeye çalıştı. Bu da Emily'yi bir durumunu hissetmek ve ruhunu zorlamak. Valancourt ise görünüşe göre onun ruhsuz halini fark ediyor gibiydi ama tekrar konuştuğunda sesi en nazik "aşk, varsaymayacağım," diye ekledi. "Bu konuyu şu anda dikkatinize daha fazla uzatmak istiyorum, ama belki de belirtmek gerekir ki, bu veda anları çok şeyden mahrum kalacaktı, acı duyguları. Eğer yaptığım beyanı ummama izin verilseydi, gelecekte varlığından beni dışlamaz." Emily, düşüncelerinin karmaşasını aşmak için bir çaba daha gösterdi ve kalbinin kabul ettiği tercihe güvenmekten korkuyordu. Valancourt'a ve ona umut vermeye teşvik etmek için, böylesine kısa bir sürede tanıdık. Çünkü bu dar dönemde çok şey gözlemlemişti, zevki ve mizalı olarak takdire şayan. Ve bu gözlemler babasının görüşüne göre onaylanmış olsa da, bu ifadeler yeterli değildi onun bu kadar sonsuz önemli bir konuda onu belirlemesi için genel. Değerini, gelecekteki mutluluğu böyleydi, ki bu da şimdi onun dikkatini çekiyordu. Yine de, Valancourt'u gönderme düşüncesi ona o kadar acı vericiydi ki neredeyse hiç duraklamaya dayanmadı, bunun farkındalığı onu korkutuyordu. Yargısının taraflılığı ve bu davayı teşvik etmekte daha da tereddüt ediyor. Çünkü kendi kalbi ise çok nazikçe yalvarıyordu. Valancourt ailesi, eğer onun olmasa da koşullar babası tarafından biliniyordu ve istisnasız olarak biliniyordu. Durumu hakkında Valancourt, incelik açısından en fazla ima etti, şu anda sunacak başka bir şeyi olmadığını söylediğinde. İzin ver ki ona bayılıyordu. Sadece uzak bir umut istemişti ve skül çözemedi. Yasaklamak, ancak buna pek izin vermese de. Sonunda, cesaretle söylemeye çalışır ki, herhangi bir kişinin iyi görüşünden kendini onurlanmış sanması gerekir, babasının saygı duyduğu kişi. Peki o zaman onun saygısına layık mıydım? Dedi Valancourt, endişeli titreyen bir sesle. Sonra kendini kontrol etti ve ekledi, ama soru için özür dilerim, ne diyeceğimi zar zor bilmiyorum. Ummaya cesaret edebilirsem. Şu, beni böyle bir onura layık görmediğimi düşünüyorsun ve bazen buna izin verilebilir sağlığını sormak istiyorum, şimdi seni karşılaştırmalı bırakacağım huzur. Emily, bir anlık sessizlikten sonra, açık sözlü olacağım senin. Çünkü durumumu anlayacağını ve kabul edeceğini biliyorum. Göreceksin bunu, benim böyle olduğuma duyduğum saygımın bir kanıtı olarak kabul et. Burada yaşıyorum, babamın evinde yalnız yaşıyorum. Ne yazık ki ben aldım. Artık yok bir ebeveyn, varlığı ziyaretlerinizi onaylayabilecek bir ebeveyn. Evet, öyle onları almamın uygunsuzluğunu belirtmem gereksiz. Ve bundan da etkilenmeyeceğim, diye yanıtladı Valancourt. Hüzünlü bir şekilde ekledi, ama samimiyetim için beni ne teselli edebilir ki? Seni üzür ve şimdi konuyu bırakırım. Eğer yanımda bir umut taşırsam bir süre yenilemeye izin verildiğini, kendimi tanıtmama izin verildiğini ailenize. Emily yine kafası karıştı ve ne cevap vereceğini yine tereddüt etti. En çok hissettiği zorluğu keskin olarak görüyordu, durumunun üzüntüsünü ve bu durum böyle değildi. Bir bakış için bile başvurabileceği tek bir akraba ya da arkadaş tanıma, bu mevcut utanç verici koşullarda ona destek olabilir ve rehberlik edebilir. Madame Cheron, tek akrabası olan ve bu arkadaş olması gereken biriydi. Ya kendi eğlencesiyle meşguldü ya da isteksizliğine karşı çok içeriyordu yeğeni Lavallie'den.
Ayrılmayı göstermişti, ki bu tamamen bırakılmış gibi görünüyordu, onu terk etti. Ah, anladım, dedi Valancourt, uzun bir duraklamadan sonra, bu sırada Emily başlamış. 2-3 cümlesi bitirmemiş, görüyorum umudacak bir şeyim yok. Korkularım çok haklıydı, beni haksız görüyorsun Saygı. O ölümcül yolculuk. Ki bu dönemi benim en mutlu dönemim olarak görüyordum hayat, o güzel günler gelecekteki tüm günlerimi acılaştıracaktı. Ne sıklıkla onlara umut ve korkuyla baktım, ama bugüne kadar hiç bakmadım. Kendimi onların büyüleyici etkilerinden pişman olmaya ikna edebilir miyim? Sesi titredi, aniden yerinden kalktı ve terasa yürüdü. Yüzünde umutsuzluk ifadesi vardı. Bu Emily'yi etkiledi. Kalbinin yalvarışları, bir dereceye kadar aşırı çekingenliğini aştı ve, yerine döndüğünde, şefkatini ele veren bir aksanla dedi, hem kendine hem de bana haksızlık ediyorsun. Seni layık görmediğimi söylediğin için saygımın bir parçası. Uzun zamandır sahip olduğunu kabul edeceğim ve. Valancourt sabırsızca cümlenin sonunu bekledi, ama sözler dudaklarında öldü. Ancak gözleri kalbinin tüm duygularını yansıtıyordu. Valancourt bir anda umutsuzluğun sabırsızlığından neşe ve şefkat. "Ah, Emily!" diye bağırdı, "Kendi çocuğum Emily, bana bu anı sürdürmeyi öğret. En kutsal olarak mühürlemeye izin verin, hayatımın bir parçası." Elini dudaklarına bastırdı, soğuk ve titriyordu. Ve onu büyüttü, gözlerinde, yüzünün solgunluğunu gördü. Gözyaşları rahatladı ve Valancourt endişeli bir sessizlikle onu izliyordu. Birkaç dakika içinde toparlandı kendisi, gözyaşları arasında hafifçe gülümseyerek. "Mazur görür müsün? Bu zayıflık mı? Ruhumun henüz şoktan kurtulmadığını düşünüyorum, son zamanlarda aldılar." "Affedemem," dedi Valancourt, "ama affedeceğim konuyu yenilemekten kaçının. Bu konu onları rahatsız etmiş olabilir. Şimdi sana saygın bir saygı hissi bırakabileceğim." Sonra, kararını unutarak tekrar kendinden bahsetti. "Biliyorsun değil," dedi, "senin yanında geçirdiğim endişeli saatler son zamanlarda. Bana inandığında, gerçekten bir düşünceyle onurlandırdığın zaman, çok uzaklaş. Şatoya yakın, gecenin durgun saatlerinde dolaştım, hiçbir göz beni gözlemleyemezdi. Sana bu kadar yakın olduğumu bilmek çok hoştu ve orada özellikle rahatlatıcı bir düşünceydi. Etrafında izlediğim sen uyurken yerleşim yerine. Bu konular benim için tamamen yeni değil. Bir kez çitin içine girdim ve en mutlu ama en çok zamanlardan birini geçirdim hayatımın hüzünlü saatleri, sandığım şeyin altında yürüyerek pencere." Emily, Valancourt'un ne kadar süredir mahallede olduğunu sordu. "Birkaç gün," diye yanıtladı. "Kendimi kullanmak için planım vardı, 1. Saint Aubert'ın bana verdiği izinden. Nasıl hesap vereceğimi zar zor bilmiyorum bunun için. Ama, bunu yapmak istesem de, kararım her zaman başarısız oldu. An yaklaştığında ve ziyaretimi sürekli ertelediğimde. Ben bir süre uzakta ve köpeklerimle bu sahnelerin arasında dolaşıyordum, sürekli görüşmek İsteyen ama gitmeye cesaret edemeyen büyüleyici bir ülke sen." Böylece zamanın akışını algılamadan sohbete devam ettikten sonra, Valancourt sonunda kendini toparlamış gibi görünüyordu. "Gitmeliyim," dedi hüzünle, "ama seni tekrar görme umuduyla, ailenize saygılarımı sunma izni vermek. Bana bu umudu duymak istiyorum," sesinle doğrulanıyor. "Ailem herhangi birini görmekten memnun olacaktır, sevgili babamın arkadaşı," dedi Emily. Valancourt elini öptü ve hala oyalanıyordu, ayrılamazdı, Emily ise sessizce oturuyordu. Gözleri kıvrılmış yerde. Ve Valancourt, ona bakarken bunun olacağını düşündü, yakında tam benzerliği hatırlaması imkansız olurdu, hafızasına bile o zamanlar gördüğü güzel yüz ifadesinden. Bu anda aceleci bir ayak sesi çınar ağacının arkasından yaklaştı ve gözlerini çevirdiğinde Emily Madame'i gördü. Cheron. Yanağında bir kızarıklık hissetti ve bedeni titredi. Zihninin duygusu, ama hemen ziyaretçisini karşılamak için ayağa kalktı. "Yani, yeğen," dedi Madame Cheron, şaşkın ve sorgulayıcı bir bakış atarak Valancourt, "Peki yeğenim, nasılsınız? Ama sormama gerek yok, görünüşün belli, benim için kaybını çoktan geri aldın." "O zaman görünüşüm bana haksızlık ediyor, hanımefendi. Kaybımın asla olmayacağını biliyorum." iyileşti. "Vay canına, seninle tartışmayacağım, tam olarak senin babanın tavrı. Ve size söyleyeyim, çok daha mutlu olurdu onun için, zavallı adam. Farklı bir şey olsaydı." Emily, Madame Cheron'a saygın bir memnuniyetsizlik bakışıyla baktı.
konuştu, neredeyse başka herhangi bir kalbe dokunurdu. Başka cevap vermedi. Ama Valensurt'u tanıttı, ki Valencourt hissettiği öfkeyi bastıramadı. Ve Madame Cheron'da hafifçe reverans ve kibirli bir inceleme. Birkaç dakika sonra Emily'den veda etti. Bir hem kendi gidişinden hem de onu Madame Cheron'un toplumuna bıraktı. "O genç adam kim?" dedi teyzesi, aynı derecede aksanla merak ve eleştiri anlamına geliyordu. "Bir boş hayranın diyelim. Ama yeğenim, senin daha fazla görgü anlayışına sahip olduğuna inanıyordum. Şu anki arkadaşsız durumunda herhangi bir genç adamın ziyaretini aldım. Sana söyleyeyim, dünya bunları görecek ve konuşacak, evet, ve çok özgürce de." Emily, bu kaba konuşmaya son derece şaşırarak onu kesmeye çalıştı. Ama Madame Cheron, bir kişinin tüm kendini önemsemesiyle devam edecekti, kime güç yenir. Daha fazla birinin gözü altında olman çok gerekli, size kendinizden daha çok rehberlik edebilecek. Gerçekten de böyle bir şey için pek vaktim yok görev. Ancak zavallı baban son isteğini yaptığı için, benim davranışlarını görmezden gelme, seni bile kendi bakımıma almak zorundayım. Ama bu bana izin verdi yeğenim, bunu söyleyeyim. Tabii ki benim tarafıma çok uyumlu olmaya karar vermezsen, yönlendirme, seninle ilgili daha fazla uğraşmayacağım. Emily, Madame Cheron'u ikinci kez bölmeye çalışmadı. Yas ve bilinçli masumiyet gururu onu sessiz tuttu. Ta ki teyzesi, "Ben öyleyim, din kadar şimdi seni Doğulaus'a götürmeye geldim. Üzgünüm, zavallısınız, babam böyle kayıtsız koşullarda öldü, ancak ben seni eve götürürüm." Ah! Zavallı adam, her zaman ondan daha cömertti. Yoksa kızını kendi kızına bağımlı bırakmazdı ilişkileri. "Umarım öyle de yapmamıştır, hanımefendi," dedi Emily sakin bir şekilde. Ne de maddi talihsizlikleri o asil cömertlikten mi kaynaklanıyordu? Ki bu her zaman onu ayırt ediyordu. 1. De Motteville'in işleri, umarım henüz çözülebilir, alacaklılarını derinden incitmeden. Bu arada da çok Lavalley'de kalmaktan mutluluk duyuyordu. "Şüphesiz istersiniz," diye yanıtladı Madame Cheron, ironik bir gülümsemeyle. "Ve buna kesinlikle onay vereceğim. Çünkü ne kadar gerekli olduğunu görüyorum, huzur ve emeklilik ruhunuzu yeniden canlandırır. Seni sanmıyordum çok fazla ikiyüzlülük yapabiliyor, yeğen. Bu mazeretini kullandığınızda burada, adil bir şey olduğuna aptalca inandım. Ya da bulmayı da beklemiyordum. Bu kadar hoş bir yoldaş mısın?" 1. Laval, onun dostunu unuttum isim. Emily artık bu acımasız aşağılamalara dayanamıyordu. "Adil bir şeydi," dedi hanımefendi. "Ve şimdi, gerçekten, her zamankinden daha fazla değerini hissediyorum, o zaman emeklilik talebinde bulunmak. Ve, ziyaretinizin amacı sadece kardeşinin çocuğunun acılarına bir hakaret eklemek için, muhtemelen affetti. Çok zahmetli bir görev üstlendiğimi görüyorum," dedi Madame Cheron, çok renkli bir şekilde. "Eminim, hanımefendi," dedi Emily hafifçe ve gözyaşlarını tutmaya çalışarak. "Eminim babam öyle demek istemedi, böyle olmalı. Şunu düşünmekten mutluluk duyuyorum. Onun altında davranışlarım göz öyleydi ki, sık sık onaylamaktan mutluluk duyardı. Bu bana çok acı verici olurdu, böyle bir ebeveynin kız kardeşine itaatsizlik etmek ve eğer görevin olacağına inanıyorsan gerçekten çok başzahmetli, üzülürüm, çünkü bu senin." "Peki, yeğen, güzel konuşmak pek bir şey ifade etmez. Hazırım, zavallı kardeşimin dikkati. Merhumun uygunsuzluğunu görmezden gelmek davranışını ve geleceğini denemek için." Emily onu sözünü kesti, neyin uygunsuzluğunu açıklamasını rica etti, ima edilmişti. "Ne uygunsuzluk? Neden bilinmeyen bir sevgilinin ziyaretlerini almak aileniz?" diye yanıtladı Madame Cheron, uygunsuzluğu dikkate almadan. Ki kendisi de suçluydu. Yeğenini olası bir ihtimalle karşı karşıya bırakarak böyle yanlış davranışlar. Emily'nin yüzünde hafif bir kızarıklık belirdi, gurur ve kaygı göğsünde mücadele etti. Ve hatırladığı kadar, görünüşlerin böyle olduğunu hatırlayana kadar, bir dereceye kadar. Teyzesinin şüphelerini haklı çıkaracak bir şekilde karar veremedi, kendini öyle alçak gönüllü gösterdi ki, bir davranışı savunmaya girdi, ki bu davranış çok masum ve tasarımsız bir şekilde. Davranışından bahsetti, Valensurt'un babasına tanışması. Koşulları tabanca ateşi aldı ve sonrasında birlikte seyahat ettiklerini gösterdi. İle önceki akşam onunla rastgele tanıştığı şey. O kendisine taraflı olduğunu ilan etmişti ve izin istemişti, ailesine hitap ediyor. "Peki bu genç maceracı kim, dua edersiniz," dedi Madame Cheron,
Peki iddiaları ne? Bunları kendisi yapmalı. Açıklayın, hanımefendi, diye yanıtladı Emily. Babam ailesinden değildi, cahil ve bunun istisnasız olduğuna inanıyorum. Sonra bununla ilgili bildiklerini belirtmek. Ah, o zaman, bu küçük bir kardeş gibi görünüyor, diye bağırdı teyzesi ve tabii ki bir dilenci. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Ve kardeşim bu genç adamın sadece birkaç günlük tanıştıktan sonra hayranlığı. Ama bu tam ona benziyordu. Gençliğinde hep bu sevimleri ve hoşlanmamaları alırdı. Başka kimse bunun için bir neden görmediğinde. Hayır, gerçekten de sık sık onaylamadığı insanların kendisinden çok daha uyumlu olduğunu düşünüyordu, takdir ediliyor. Ama zevklerin hesabına bakmak mümkün değil. O her zaman çok şeydi, insanların yüz ifadelerinden etkilenerek. Şimdi ise benim adımdan hiçbir fikrim yok, bunun hepsi saçma bir coşku. Bir adamın yüzü ne yapar, karakteriyle mi? İyi karakterli bir adam, hoş olmayan biri olmasına engel olabilir mi? 100. Madame Cheron'un son cümlesini büyük bir başarı elde ettiği için kendini tebrik eden bir kişinin kararlı havası keşfi ve sorunun cevapsız bir şekilde çözüldüğüne inanıyor. Emily, konuşmayı bitirmek istediğinde, teyzesinin bunu isteyip istemediğini sordu. Biraz ikram aldı ve Madame Cheron onu şatoya eşlik etti, ama bir konudan vazgeçmeden. Ki bu konuyu bu kadar rahatça tartıştığı kendisi ve yeğenine karşı sertlik. "Üzgünüm yeğenim," dedi, bir şekilde Emily'nin fizyonomi hakkında söylediği gibi. Çok sayıda babanın önyargıları ve aralarında o ani eğilimler, insanların görünüşüne bakılır. Kendini öyle hayal ettiğini algılayabiliyorum, bu genç maceracıya şiddetle aşık olmuş. Sadece bir tanıdığı bir kişiden sonra birkaç gün. Orada da bir şey vardı. O kadar büyüleyici, bir romantik ki, senin toplantın. Emily, gözlerinde titreyen yaşları kontrol etti ve şöyle dedi. Ne zaman davranışım bu sertliği hak edecek, hanımefendi, bunu kullanmanız iyi olur. O zamana kadar adalet, şefkat olmasa bile, kesinlikle onu sınırlamalı. Hiç yapmadım, seni isteyerek kırdı. Şimdi ailemi kaybettim. Sen tek kişi oldun, imkanı arayabileceğim bir kişi. Böyle bir kaybı her zamankinden daha fazla üzülmemek istiyorum ebeveynler. Son sözler neredeyse duygularıyla boğuldu ve o gözyaşlarına boğuldu. Aziz Aubert'ın inceliğini ve şefkatini hatırlayarak, bu sahnelerde geçirdiği mutlu günler ve onları karşılaştırmak, Madame Cheron'un kaba ve duygusuz davranışları ve gelecek saatlerden onun yanında boyun eğmesi gereken utanç duygusunun, bir derecede yas onu yakaladı. Neredeyse umutsuzluğa ulaştı. Madame Cheron, daha da alınmış, Emily'nin sözlerinin aktardığı azarlama, sonra üzüntüyle dokunuldu. Yasını yumuşatacak bir şey söylemedi. Ama, bir yeğenini kabul etmeye isteksiz görünen bir durum, onun eşlik etmesini istiyordu. Sevgi sallanma onun hakim tutkusuydu ve bunun çok tatmin edileceğini biliyordu, kararlarına itiraz edemeyen genç bir yetimi evine aldı ve üzerinde kontrolsüzce kaprisli mizahı uygulayabileceği an. Şatoya girdiğinde, Madame Cheron bir dileğini dile getirdi ve Doulaus'a götürmesi gerektiğini düşündüğü şeyleri çıkardı, çünkü yola çıkmak istiyordu hemen. Emily şimdi en azından yolculuğu ertelemesi için onu ikna etmeye çalışıyordu ertesi güne kadar ve sonunda büyük zorluklarla galip geldi. Gün, Madame Cheron'un küçük bir zorbalığı ile geçti. Ve Emily'nin hüzün dolu pişmanlığı ve hüzünlü beklentisiyle. Kiki teyzesi geceyi geçirmek için dairesine çekildi, herkesten veda etmeye gitti. Sevgili evindeki diğer oda. Şimdi terk ettiği evi ne kadar süredir ve tamamen yabancı olduğu bir dünya için. O sık sık aklına gelen bir ön sezi yenedemiyordu. Şu gece, bir daha asla Lavalley'e dönmemesi gerekti. Bir babasının çalışma odasında uzun zaman geçirmiş, seçmişti en sevdiği yazarlardan bazıları. Onun kıyafetlerine katlanmak ve bolca gözyaşı dökmek için, örtülerindeki tozu silerken, onun sandalyesine oturdu, okuma masasına girdi ve Theresa açılana kadar hüzünlü bir düşüncede kayboldu. Kapıyı incelemek için her şey güvendeydi. Genç hanımını gözlemleyerek başladı. O da içeri çağırdı ve sonra verdi, şatoyu karşılamaya hazır tutmak için bazı talimatları verdi her zaman. Ah gün, bırakman gerektiğini söyledi Theresa, ben burada. Gittiğin yerden daha mutlu olacağını düşünüyorum, mümkünse yargıç. Emily bu sözlere cevap vermedi. Theresa'nın devam ettiği hüzün gidişini ifade etmek onu etkiledi ama biraz teselli buldu bu zavallı
Yaşlı hizmetkâra duyduğu basit sevgi, ona şu tür talimatlar verdiği belki de kendi yokluğunda onun rahatlığını sağlamak için en iyi şekilde yardımcı olur. Teresa'yı yatağa gönderdikten sonra, Emily her yalnız dairede dolaştı şatonun babasının yatak odasında uzun süre kaldığı yerde. Hüzünlü ama hoş olmayan duygulara kapılıyor ve sık sık geri dönmüş kapıda tekrar bakmak için kendi odasına çekildi. Penceresinden aşağıdaki bahçeye, ayın hafifçe gösterdiği bahçeye baktı. Palmiye ağaçlarının tepelerinin üzerinden yükseliyor ve sonunda huzurlu güzellik gece. Hüzünlü bir teklif sunma arzusunu artırdı. Çocukluğunun sevdiği gölgelerine veda ederdi, ta ki kendini cezbetmeye başlayana kadar Üzerine genellikle yürürken hafif perdeyi attı. Sessizce bahçeye girdi ve uzaktaki korulardan acele ederek özgürlük havasını tekrar solumaktan ve fark edilmeden iç çekmekten mutluydu. Derinler sahnenin huzuru, rüzgarda süzülen zengin kokular. İhtişam geniş ufkun ve berrak mavi kemerin yatıştırılmış ve yavaş yavaş yükseltilmiş zihnini bu dünyanın sıkıntılarını yansıtan o yüce rehavete yöneldi gözümüzde o kadar önemsiz ve kötü ki. Onların bir süredir güç sahibi olduklarını merak ediyoruz bizi rahatsız etmek için bir an var. Emily, Madame Cheron'u ve tüm koşulları unuttu. Davranışları, düşünceleri ise onların düşüncelerine yükseldi Aydır'ın derinliklerinde dağılmış. Sayısız dünyalar, binlerce insan gözlerinden gizlenmiş ve insan hayalinin neredeyse ötesindeydi. Onun olarak hayal gücü uzayın bölgelerinde süzülüyor ve o büyüye ulaşıyordu ilk sebep. Tüm varlığı bürüyen ve yöneten babası fikri neredeyse hiç onu terk etmedi. Ama hoş bir fikirdi, çünkü onu kabul etmişti Tanrı, saf ve kutsal bir inancın tam güveniyle. Yolunu sürdü korulardan terasa doğru ilerlerken, hafıza bir sızı uyandırdığında sık sık duraklar. Sevgi ve akıl olarak sürgüne gittiği yeri. Ve şimdi ay ormanın üzerinde yüksekteydi. Zirvelerine sarı bir şekilde dokunuyordu ışık ve yapraklar arasında uzun düz kirişler. Hızlı yolda Garon, titreyen parlaklığın altındaki en hafif ışıkla hafifçe gizlenmişti buhar. Emily uzun süre çalan parlaklığı izledi. Yatıştırıcı mırıltıyı dinledi akıntının ve havanın daha hafif seslerinin, hareket ederken. Aralıklar, yüksek palmiye ağaçları. Ne kadar tatlı bir nefes bu koruluklar, dedi. Bu güzel manzara, kaç kez olacak? Uzaktayken hatırlıyor ve pişmanlık duyuyorum. Ah, hangi olaylar olabilir tekrar görmeden önce? Ah, huzurlu, mutlu tonlar. Bebeğimin sahneleri anne şefkatinin zevkleri, artık sonsuza dek kaybolmuş, neden gitmeliyim ye? İnzivalarda hala güvenlik ve huzur bulmalıyım. Tatlı saatler çocukluğumdan, şimdi son anıtlarınızı bile bırakacağım. Hiçbir nesne yok, izlenimlerini canlandıracak, benim için kalacak. Sonra gözyaşlarını kuruyup yukarı baktığında, düşünceleri tekrar yüce bir yere yükseldi düşündüğü konu. Aynı ilahi rehavet kalbini sardı ve bu zarflarını susturarak, umut, güven ve teslimiyet uyandırdı. Tanrı'nın iradesi, eserleri zihnini hayranlıkla doldurdu. Emily çınar ağacına uzun uzun baktı ve sonra son kez oturdu, gölgesindeki bankta. Ailesiyle sık sık oturduğu yerde ve sadece birkaç saat önce Valancourt ile konuştuğu yerde. Böylece onu hatırlama. Saygı ve şefkatin karışık bir duygusunu canlandırdı ve göğsünde endişe yükseldi. Bu anımla birlikte bir anı yaşandı geç itirafını, sık sık onun yaşadığı yerde dolaştığını gece. Bahçenin sınırını bile geçmişti ve hemen aklına geldi, şu anda bahçede olabileceği düşünüldü. Korkusu özellikle yaptığı açıklamadan sonra onunla karşılaşmak ve kınama. Halası bilinirse makul bir şekilde verebileceği bir eleştiri ki, sevgilisiyle karşılaştı. Bu saatte sevgilisini anında terk etti çınar ağacı ve şatoya doğru yürü. Endişeli bir bakış attı ve sık sık gölgeli sahneyi incelemek için bir an dururdu, sonra devam etti. Ama kimseyi fark etmeden vefata geçti, ta ki ulaşana kadar. Evden çok uzak olmayan bir badem ağaç yığını dinlenerek bahçeye geriye dönüp bakmak ve bir başka veda etmek için. Gözleri dolaşırken manzaranın üzerinde bir kişinin korulardan çıktığını düşündü. Ve aralarına çıkan ay ışığı alanındaki bir sokağın boyunca yavaşça geçti. Ama mesafe ve kusurlu ışık onun yargılamasına izin vermeyecekti bunun hayal mi yoksa gerçek mi? Olduğundan kesin değildi. Bazılarını izlemeye devam etti zaman yerinde. Ta ki havanın ölü sessizliğinde aniden bir şey duyana kadar bir sonraki anda yanında ayak seslerini.
ayırt ettiğini fark etti. Bir an bile varsayımda kaybetmeden, şatoya aceleyle gitti ve, oraya ulaşınca, odasına çekildi ve penceresini kapatırken bahçeye baktı ve sonra yine bir figür ayırt ettiğini düşündü, az önce ayrıldığı badem ağaçlarının arasında süzülüyordu. Hemen geri çekildi, kapıdan çıktı ve çok huzursuz olmasına rağmen, uykuda bir serdemi aradı, kısa bir unutulmanın bir anı. Erken saatte, Emily ve Madame Cheron'u götürecek olan araba Dollhouse şatonun kapısında belirdi ve Madame çoktan içeride kahvaltı odasına girdiğinde, yemek sessiz ve hüzünlü geçti Emily tarafından. Ve Madame Cheron, onun kibiriyle izleniyordu, onun üzgünlüğü. Onu ortadan kaldırmaya katkı sağlamayan bir şekilde azarladı. Emily'nin yanında götürme isteği büyük bir isteksizlikle oldu. Babasının favorisi olan köpek ödülü verildi. Teyzesi, sabırsızdı, gitmesi için arabayı çekmeyi emretti. Ve o salona geçerken kapı açıldı. Emily kütüphaneye bir kez daha baktı ve bir kez daha veda bakışı verdi, bahçenin üzerinden geçti ve ardından peşinden gitti. Yaşlı Teresa kapıda durup ayrılmak üzere durdu genç hanımının. "Tanrı sizi sonsuza dek korusun, hanımefendi," dedi o, Emily sessizce elini uzatırken sadece bir elinin baskısı ve zoraki bir gülümseme. Bahçeden çıkan kapıda, babasının birkaç çocuğu emekliler ona veda etmek için toplanmıştı. Kimlerle konuşacaktı, halası sürücünün durmasına izin vermiş miydi? Ve, dağıtarak neredeyse tüm parasını götürdü, arabaya geri gömdü, kalbinin hüzününe boyun eğiyordu. Kısa süre sonra, yolun dik kıyıları, şatoya bir başka manzara, arasından gözetleyen yüksek ağaçlar, yeşil yamaçlar ve tüylü koruluklarla çevrili Garon gölgelerinin altında kıvrılarak, bazen bağların arasında kaybolmuş ve sonra uzak otlaklarda daha büyük bir ihtişamla yükseliyordu. Yükselen uçurumlar, güneyde yükselen Pirenelerin Emily'sine bin ilginç geç yolculuğuna dair anılar. Ve bu nesneler onun eski coşkusuyla hayranlık, şimdi sadece hüzün ve pişmanlık hissediyordu. Şatoya baktıktan sonra ve güzel manzarası, kıyılar tekrar üzerlerine kapanana kadar, aklı da hüzünlü düşüncelerle çok meşgul olmuş, böylece onun ilgilenmesine izin veriyordu. Madame Cheron'un önemsiz bir konuda başlattığı sohbet, böylece kısa sürede derin bir sessizlik içinde seyahat etti. Bu arada Valencourt Estuvieres'e geri döndü, kalbi Emily'nin görüntüsü. Bazen gelecekteki mutluluğun hayallerine dalıyor. Ama daha fazlası sık sık karşılaşabileceği muhalefetten korkuyla geri çekiliyordu aile. Gascony'nin eski bir ailesinin küçük oğluydu. Ve, hayatının erken döneminde ebeveynlerini kaybetmiş. Eğitiminin bakımını ve küçük payının ise kardeşi Comte de Duvarney'e geçmişti. Neredeyse 20 yıl daha büyük. Valencourt tüm yaşının başarıları, ruh tutkusu ve belli bir ihtişamı vardı zihninde, bu ona o zamanlar düşündüğü egzersizlerde özel mükemmellik kazandırdı kahramanca. Az serveti, gerekli harcamaları nedeniyle azalmıştı. Eğitim, ama yaşlı bininci. La Valencourt, onun dehasının ve başarıları, mirasının eksikliğini fazlasıyla dolduracaktı. Onlar askeri mesleğde. Bu mesleklerde terfi için olumlu umutlar sunuyordu. Bir beyefendinin katılabileceği neredeyse tek yarış zamanı, adında leke ve La Valencourt elbette orduya katılmıştı. Zihninin genel dehası kardeşi tarafından çok az anlaşılıyordu. O ahlaki dünyada ve aynı zamanda doğal bir büyü, çocuk yıllarında kendini gösterdi. Ve güçlü öfke, ki bunu bazen bir suçluya ya da kötü bir eyleme karşı hissedip ifade ediyordu. Bazen çekiyordu, öğretmeninin hoşnutsuzluğu ona yüklendi. Ve genel terim altında reddedildi şiddet ve öfke ve bu kişiler, yumuşaklığın erdemleri üzerine konuşurken ve ısrarlılık, her zaman olan naziklik ve şefkati unutmuş gibiydi, talihsizlik nesnelerine doğru gözbeğinde belirdi. Artık alayından izin almıştı ve Pirenelere yapılan bir gezi, onu St. Aubert ve bu izin neredeyse süresi dolduğu için, daha da endişeliydi. Emily'nin ailesine kendini tanıttı ve onlardan makul şekilde yakalandı. Karşıtlık olarak, servetinden beri, onun tarafından ılımlı bir ek olarak. Bunları desteklemek için yeterli olurdu. Görüşleri de tatmin etmezdi. Hiçbir kibir ya da hırs. Valencourt ikincisi olmadan değildi ama altın gördü orduda terfi vizyonları. Ve Emily ile birlikte bunu yapabileceğine inanıyordu. Bu arada, mütevazı gelirinin sınırları içinde yaşamaktan mutlu ol. Onun düşünceleri artık kendini gösterme yollarını düşünmekle meşguldü ailesi.
Ancak henüz adresi yoktu. Çünkü tamamen ailesi Emily'nin Lavallee'den ani ayrılışından habersizdi. Çünkü Emily'nin Lavallee'den ayrıldığı onu elde etmeyi umuyordu. Bu arada, yolcular yolculuklarını sürdürdüler. Emily sık sık çaba gösteriyor neşeli görünmek, ama çoğu zaman sessizlik ve üzgünlüğe geri dönmek. Madame Cheron, melankolisini sadece varoluşunun durumuna bağlıyordu, sevgilisinden uzaklaştı ve onun kederine inanarak, Aziz Aubert'ın kaybı için hala ifade edilen yeğen, kısmen bir duyarlılık gösterisi, ona saçma görünmeye çalıştı. Bu derin pişmanlığın bu dönemden sonra da bu kadar uzun süre hissedilmesi genellikle kedere izin verirdi. Sonunda, bu tatsız dersler, Doulaus'taki yolcular ve yıllardır orada olmayan Emily ve sadece çok zayıf bir hatırlayırdı. Gösterişli havaya şaşırdım, teyzesinin evinde ve mobilyalarında sergilenen tarz. Belki de daha fazla, çünkü bu, onun sahip olduğu mütevazı zarafetten tamamen farklıydı, alışkındı. Madame Cheron'u büyük bir salondan takip etti. Orada birkaç kişi zengin kıyafetler giymiş hizmetçiler, bir tür meyhane gibi görünüyordu. Daha fazlasıyla donatılmış göstermek, tatmaktan ziyade. Ve teyzesi, yorgunluktan şikayet ederek akşam yemeği sipariş etti hemen. Kendimi tekrar kendi evimde bulduğum için mutluyum, dedi o, büyük bir kanepeye atıldı. Ve kendi halkımın etrafta olmasını istedi. Ben, seyahat etmekten nefret ediyorum. Gerçi, gördüğüm için gerçekten de sevmeliyim, yurt dışında gitmek her zaman kendi şatoma dönmekten. Mutluluk duyuyorum. Seni böyle yapan şey nedir, sessiz mi evlat, şimdi seni rahatsız eden ne var? Emily bir yaşatmasını bastırdı ve bir ifadeyi gülümsemeye çalıştı. Ezilen kalp, evini düşünüyordu ve kendini çok mantıklı hissediyordu. Madame Cheron'un konuşmasında kibir ve gösterişli bir kibir. Bu babamın kız kardeşi olabilir mi? Dedi kendi kendine ve sonra öyle olduğuna dair inanç. Kalbini şöyle bir şeyle ısıttı, ona karşı bir nezaket. Zihnindeki sert izlenimi yumuşatmak için endişeleniyordu, teyzesinin karakterini öğrenmiş ve ona uyum sağlamaya istekli olduğunu göstermişti o. Bu çaba tamamen başarısız olmadı. Görünürdeki neşeyle dinledi, Madame Cheron ise evinin ihtişamından bahsederken, birçok parti düzenlediği ve Emily'den ne beklemesi gerektiği ve çekingenlik. Teyzesi tarafından kabul edilen bir çekingen havası aldı, gurur ve cehaletin birleşmesi. Şimdi kınamak için fırsat buldu. Biliyordu, kendi gücüne güvenmekten korkan bir zihnin davranışından hiçbir şey yok. Ki bu da, iyi bir yargıya sahip ve inanmaya eğilimli olan herkesin daha da eleştirel algılar. Kendini kınama altına almaktan korkar ve arar. Sessizliğin karanlığında sığınmak. Emily sık sık kızarmıştı, korkusuz tavırlar, hayranlık duyduğunu görmüştü ve parlak hiçlikler. Ki alkış duymuştu. Ama bu alkış, onu cesaretlendirmek için hiç de teşvik etmiyordu, kazanan davranışı taklit etti, aksine. Onu rezerve küçülttü, bu onu böyle saçmalıklardan koruyacaktı. Madame Cheron, yeğeninin çekingenliğine çok yakın bir hisle baktı, küçümsemeye çalıştı ve bunu azarlayarak aşmaya çalıştı, naziklikle teşvik et. Akşam yemeğinin girişi, Madame'in rahat konuşmasını biraz böldü Cheron ve bunun Emily'ye zorladığı acı dolu düşünceler. Ne zaman ripest, çok sayıda kişinin katılımıyla gösterişli hale getirildi, hizmetçiler ve bol miktarda tabakla bitti. Madame Cheron ona çekildi odasına ve bir kadın hizmetçi Emily'yi kendi odasına göstermek için geldi. Bir büyük merdivenlerden ve birkaç galeriden geçerken bir arka kasabaya geldiler merdivenler. Şatonun uzak bir yerinde kısa bir geçide açılan ve orada hizmetçi küçük bir odanın kapısını açtı. Oda bunun hanımefendi Emily'ninki. Yine yalnız başına yaşlarını yudumladı, uzun zamandır kendini tutmaya çalışmıştı. Deneyimlerinden bildiği gibi, kalbin ne kadar bağlandığını bile bilenler uzun zamandır alıştığı cansız nesneler ne kadar isteksizce istifa eder. Eski bir dostun hisleriyle karşılaştığı gibi, sonra geçici yokluk. Emily'nin duygularının hüznünü anlayacak. Emily'nin bebekliğinden beri bildiği tek evden dışlanıp atıldığı bir sahnede ve kişiler arasında, daha fazla nitelikten dolayı hoş görülmeyen kişiler, yenilik. Babasının en sevdiği köpeği, şimdi odada. Böyle görünüyordu, bir arkadaşın karakterini ve önemini kazanır. Ve hayvan hayranlık duydu, ağlarken ve ellerini yalayınca üzerine geldi. Ah, zavallı Mancın. Artık beni seven kimsem yok, sadece sen, dedi ve o da daha da ağladı.
Bir süre sonra düşünceleri tekrar babasına döndü tedbirleri. Onu işe yaramaz şeylere şımarttığı için ne kadar sık suçladığını hatırladı keder. Ona ne kadar sık cesaret gerekliliğini ve sabır. Ona zihinsel yetkilerin çabayla güçlendiğini temin eder. Sonunda rahatsızlığı sarsıtıp üstesinden gelene kadar. Bu anılar gözyaşlarını kurutmuş. Yavaş yavaş ruhunu yatıştırmış ve tatlıyı ona ilham vermiştir babasının sıkça uyguladığı ilkeleri. Taklit ediyordu aşılanmış. Madame Cheron'un evi, şehrine biraz uzaklıktaydı Doulaus'ta ve geniş bahçelerle çevriliydi. Burada Emily, erken kalkmış, kahvaltıdan önce dolaşarak eğleniyordu. Bir terastan, en yüksek kısmı boyunca uzanan bu nokta Languedoc'un geniş bir manzarasıydı. Uzak ufukta, güneyde, vahşi zirveleri keşfetti. Pireneler ve hayali hemen Gaskonya'nın yeşil otlaklarını boyadırdı. Ayakları, kalbi huzurlu evine, mahalleye işaret ediyordu Valensurt'un olduğu yer, St. Aubert'ın bulunduğu yer. Ve hayal gücünü, mesafenin perdesini delerek, tüm varlığıyla o evi gözlerine getirdi ilginç ve romantik güzellik. Tarif edilemez bir haz yaşadı çevresindeki ülkeyi gördüğüne inanıyordu. Ama hiçbir özelliği olamazdı seçkin bir şekilde, geri çekilen Pireneler zinciri hariç. Ve dikkatsiz hemen önündeki sahneye ve zamanın akışına doğru devam etti terasın sonunu getiren bir. Pavyonun penceresine gözleriyle yaslandı Gascony'ye odaklanmıştı ve zihni, görünüşü uyandı. Ta ki bir hizmetçi gelip kahvaltının hazır olduğunu söyleyene kadar. O böylece çevredeki nesnelere, düz yürüyüşlere, kare gibi düşüncelere çağrıldı bahçenin parterleri ve yapay çeşmeleri başarısız olamazdı. Çünkü oradan geçti, daha kötü görünmek için. İhmalkar lütfilere karşı çıktı ve La Vallie'nin doğal güzellikleri. Hatırladığı çok yoğun bir şekilde çalışılmış. "Bu kadar erken nereden gevezelik ediyordun?" dedi Madame Cheron, yeğeni kahvaltı odasına girdi. "Bunları onaylamıyorum yalnız yürüyüşler." Ve Emily, teyzesine haber verdiğinde şaşırdı. Bahçelerden daha öte olmadığını anladı eleştiride yer aldı. "Oraya bir daha yürümemeni istiyorum, o da erken saatlerde 1 saat gözetimsiz," dedi Madame Cheron. "Bahçelerim çok kapsamlı. Ve ay ışığında Lada randevular yapabilen genç bir kadın vali. Başka bir yerde kendi eğilimlerine güvenilmemeli." Emily, son derece şaşırmış ve şok olmuş halde, yalvaracak güce sahip değildi bu sözlerin açıklamasını yaptığında teyzesi kesinlikle reddetti ama. Sert bakışları ve yarım cümleleriyle endişeli görünüyordu Emily'ye bir inançla etkilemek. Onun bazı aşağılayıcı şeylerden iyi haberdar olduğuna dair bir inanç davranışlarının koşulları. Bilinçli masumiyet, bir utançtan kurtulmayı engelleyemedi. Emily'nin yanağını çalmaktan kaynaklanıyor. Titredi ve şaşkınlıkla baktı Madame Cheron'un cesur gözleri altında, o da kızardı. Ama onunki kızarıklıktı zafer gibi, bazen bir kişinin yüzünü lekeleyen bir şey. Şüphelenmeyi öğreten penetrasyon için kendini tebrik ediyordu bir diğeri ise ve hem sözde suçluya acımasını hem de öfkesini kaybediyor. Suçluluğu, kendi kibirinin tatmininde. Emily, teyzesinin hatasının sahip olmaktan kaynaklandığından şüphe duymuyordu. La'dan ayrılmadan önceki gece bahçede onun dolaştığını gözlemledi vali. Şimdi bunun amacını anlattı. Madame Cheron ise gülümsedi küçümseyerek. Bu açıklamayı kabul etmeyi ya da ona vermeyi reddetme nedenleri. Ve kısa süre sonra konuyu şöyle bitirdi, "İnsanların iddialarına asla güvenmem. Onları hep onların iddialarına göre yargılarım. Eylemler, ama gelecekte ne olacağını denemeye hazırım." Emily, teyzesinin ölçülülüğü ve gizemli sessizliğine daha az şaşırmıştı, aldığı suçlamadan ziyade, ikincisini derinlemesine düşünmüştü ve gece Valensurt'un La Vallie bahçelerini ve orada Madame Cheron tarafından gözlemlendiğini söyledi. Kim şimdi bir acı verici konudan geçip neredeyse aynı şekilde başka bir konuyu yeniden canlandırmaya devam ediyor, yeğeninin mülkünün May'nin elindeki durumu anlattı. Motteville, o da böyle konuşurken, Emily'nin gösterişli bir acımasıyla konuşurken talihsizlikler nedeniyle alçak gönüllülük ve minnettarlık görevlerini aşılamadı. Ya da Emily'yi her acımasız utancın tam anlamıyla farkında kılmak için sadece teyzesi tarafından değil, bağımlı olarak görülmesi gerektiğini düşündü. Ama teyzesinin hizmetkarları tarafından. Şimdi ona büyük bir partinin akşam yemeği beklendiği ve akşam yemeğinde olduğu bildirildi Madame Cheron, önceki gecenin dersini tekrar etti.
Şöyle arkadaşlıktaki davranışlarını ve Emily'nin cesaretini dilediğini düşünüyordu pratik yap. Teyzesi sonra elbisesinin sadeliğini incelemeye başladı. Onu neşeli ve zevkli giyinmiş görmeyi beklediğini ekledi. Sonrasında Emily'ye şatosunun ihtişamını göstermek için küçümseyerek davrandı her. Birini ayırt ettiğini düşündüğü özel güzellik ya da zarafet çok sayıda dairesiydi. Sonra tuvaletine, tahtına çekildi onun saygı göstermesi ve Emily'nin odasına. Kitaplarını açması ve büyülemeye çalışması zihnini okumakla, giyinme saatine kadar. Grup geldiğinde, Emily çekingen bir tavırla salona girdi. Tüm çabalarının üstesinden gitsemeyeceği ve bu da arttı. Madame Cheron'un sert gözleminin farkındaydı. Yas elbisesi, güzel yüzünün hafif bir üzgünlüğü ve geri çekilen çekingen tavrı, onu birçok şirket için çok ilginç bir hedef haline getirdi. Bunlar arasında Signor Montoni ve merhum arkadaşı Cavigny'yi öne çıkardı bininci. Quesnel'in ziyaretçileri oldukları. Şimdi Madame Cheron ile sohbet ediyor gibi görünüyordu eski tanıdıkların tanıdıklığıyla ve onlarla ilgilenmesi için özel bir zevk. Bu Signor Montoni, ruhla canlandırılan bilinçli bir üstünlük havasına sahipti. Ve yeteneklerle güçlenmiş, ki herkes istemsizce buna alışmış gibi görünüyordu teslim ol. Algılarının hızlılığı onun üzerinde çarpıcı şekilde ifade ediliyordu yüz ifadesi. Ancak bu yüz dolayısı olarak duruma boyun eğebilirdi. Ve, günümüzde birden fazla kez, sanatın doğa üzerindeki zaferi içinde fark ediliyordu. Yüzü uzun ve oldukça dardı, ama çağrıldı yakışıklı. Ve belki de ruhunun ruhu ve enerjisi, parıltıydı yüz hatlarından bu onun için zafer kazanıyordu. Emily hayranlık hissetti ama değildi saygıya yol açan hayranlık. Çünkü bu bir derecede korkuyla karışıktı tam olarak nedenini bilmiyordu. Cavigny eşcinseldi ve eskisi gibi ima ediyordu. Ve neredeyse ödeme yapsa da Madame Cheron'a sürekli ilgi göstererek sohbet fırsatları buldu Emily ile, önce zekasının saldırılarını ona yöneltti. Ama şimdi ve sonra şefkat havası aldı, bunu gözlemledi ve bundan geri çekildi. Yine de cevap verdi, nazikliği ve nezaketi cesaretlendiriyordu konuşması için ve partiden genç bir hanımefendi konuştuğunda rahatladı sürekli olarak onun dikkatini çekti. Bu hanımefendi, tüm bir Fransız kadının neşeliliği. Tüm akıl ayıklığıyla anlamakta zorlanmıştı her konu, ya da daha doğrusu davada hiçbir duygu yoktu. Çünkü, asla kendi cehaletinin sınırlarının ötesine baktığında, hiçbir şeyinin olmadığını düşünüyordu öğren. Herkesin dikkatini çekti, bazılarını eğlendirdi, bazılarını ise tiksinti ve sonra unutuldu. Bugün hiçbir maddi olay olmadan geçti. Ve Emily, ama eğlenerek gördüğü karakterler, emekli olabildiğinde mutluydu. Anıları, bu da onunla birlikte görev karakterini kazanmıştı. 2 hafta boyunca bir dağılma ve arkadaşlık turu geçti ve Emily, Madame Cheron'un tüm ziyaretlerinde ona katıldı, bazen eğleniyordu, ama sık sık yorgun olurdu. Sergilenen yetenekler ve bilgiye hayran kalmıştı dinlediği çeşitli konuşmalarda ve bu, onun yeteneklerin çoğunlukla sahtekarlık olduğunu keşfetti ve onlara yardımcı olmak için gerekli olan bilgiden fazlasını bilmemektedir. Ama onu kandıran şey çoğu, sürekli neşeli ve iyi ruhlu havaydı. Her kişinin gösterdiği ziyaretçi ve sürekli olarak içerikten kaynaklandığını düşündüğü ve hazırlık olarak iyilik. Sonunda, bazılarının aşırı oyunculuğundan dolayı daha az diğerlerinden daha başarılı olsa da, bunu fark edebiliyordu ki, memnuniyet ve neşeliliğin tek kesin kaynakları iyiliktir. Aşırı ve genellikle büyük partilerde sergilenen ateşli animasyon, kısmen kaygılara karşı duyarsızlık. Ki bu iyilik bazen başkalarının acıları ve kısmen de görünüşünü gösterme arzusundan kaynaklanıyordu. O refah, ki bildikleri ki boyun eğmeyi ve dikkat etmeyi gerektirecek kendileri. Emily'nin en keyifli saatleri terasın pavyonunda geçti, gözlemden çalabildiğinde emekli oldu. Bir kitap ile melankolisini yenmek ya da bir lut olarak onu şımartmak için. Orada, gözleriyle otururken uzak Pirenelere odaklanmış. Valencourt ve Gascony'nin sevdiği sahnelerde. Tatlı ve hüzünlü şarkılarını çalardı Native Province, çocukluğundan beri dinlediği popüler şarkılar. Bir akşam, teyzesine yurt dışına gitmekten mazur diledikten sonra böyle kitapları ve lutosuyla birlikte pavyona çekildi. Hafif ve sıcak bir günün güzel akşamı ve batıya bakan pencereler. Batmakta olan bir güneşin tüm ihtişamına açıldı. Aydınlatıcı ışınları güçlü, ihtişamı.
Pirenelerin kayalıklarını ve karlı tepelerine dokunarak güneş ufkun altına battıktan çok sonra. Kalan gül rengi ve alacakaranlığın gölgeleri manzarayı kaplamıştı. Emily Luton'a dokundu kalbinden gelen o ince hüzünlü ifadeyle. Düşünceli saat ve sahne, Garon'daki akşam ışığı, o da çok iyi akmıyordu mesafe ve dalgaları. Lavaye'ye doğru ilerlerken sık sık izlediği iç çekerek, bu birleşik koşullar zihnini şefkate çevirdi ve düşünceleri Valensurt'taydı. O zamandan beri ondan hiçbir şey duymadığı Doğlaus'a varış ve şimdi ondan uzaklaştırıldığı ve belirsizlik içinde, onun kalbinde taşıdığı tüm ilgiyi algıladı. Valensurt'u görmeden önce kendi zihnine bu kadar uyumlu bir zihin ve tadı hiç görmemişti. Ama Madame Cheron ona sahte sanatlardan çok şey anlattı ve zarafetin ve sevgilisinde çok hayran olduğu düşünce düzgünlülüğü varsayıldı onu memnun etmek için. Gerçeklerinden neredeyse şüphe edemezdi. Bu ancak olasılık, ne kadar zayıf olsa da, zihnini rahatsız etmek için yeterliydi kaygı. Ve çok az durumun daha acı verici olduğunu fark etti sevilen bir nesnenin değeri konusunda. Bir belirsizlik, ki o kendi fikirlerine olan güveni daha fazla olsaydı acı çekmezdi. Düşüncelerinden atların ayak sesleriyle uyandı. Pavyonun pencerelerinin altından geçen yol ve bir beyefendi geçti at sırtı. Havada ve figürde Valencourt'a benzeyen bir at sırtı. Alacakaranlık için yüz hatlarını görmeye izin vermedi, hemen ona çarptı. Emekli oldu Kafeston aceleyle iniyor, görünmekten korkarak ama daha fazlasını gözlemlemek istiyor. Yabancı başını kaldırmadan ve, o geri döndüğünde kafes, onu alacakaranlıkta hafifçe gördü. Yüksekliğin altında kıvrılırken ağaçlar, bu da Doğlaus'a götürdü. Bu küçük olay onu çok rahatsız etti ruhlar. Tapınağın ve manzarasının artık onun için ilginç olmadığını düşünüyor. Ve terasta bir süre yürüdükten sonra şatoya geri döndü. Madame Cheron, ister rakibinin hayranlık duyduğunu görmüş olsun, ister oyunda kaybetmiş olsun. İster kaybetmiş olsun, ister kendi eğlencesinden daha muhteşem bir eğlenceye tanık oldu. Ondan geri döndü genellikle daha fazla dağılmış bir öfkeyle ziyaret eder. Ve Emily memnundu. Çünkü bir saat geldi, kendi dairesinin yalnızlığına çekilebildiği zaman. Ertesi sabah, Madame Cheron'a çağrıldı ve onun yüzü Emily öfkeyle alevlenmişti ve ilerledikçe ona bir mektup uzattı o. "Bu eli tanıyor musun?" dedi sert bir tonla ve kalbini aramak için amaçlı bir bakış vardı, Emily mektubu incelerken. Dikkatle ve ona güvence verdi ki, bunu yapmadı. "Beni kızdırma," dedi teyzesi, "biliyorsun, itiraf et gerçeği hemen öğrendim. Gerçeği itiraf etmende ısrar ediyorum anında." Emily sessizdi ve odadan çıkmak için döndü ama madam onu geri çağırdı. "O zaman suçlusun," dedi kadın, "biliyorsun el. Daha önce bundan şüphe duyduysanız, hanımefendi," diye yanıtladı Emily sakin bir şekilde. "Neden beni yalan söylediğimle suçladın?" Madame Cheron utanmadı. Ama yeğeni duyduğunda duydu Valencourt adı. Ancak, bilinçle değildi eğer onun el yazısını görmüşse. Şimdiki zaman için azarlamayı hak ediyordu karakterler bunu hatırlamasına getirmedi. "İnkar etmek işe yaramaz," dedi Madame Cheron, "görüyorum yüz ifanız. Bu mektuba yabancı olmadığınız. Ve sanırım sen bu küstah genç adamdan, benim haberi olmadan, birçok böyle şey aldım, kendi evimde." Emily, bu suçlamanın inceliğine hala şok olmuştu, hala daha fazla, ilkinin kaba davranışı. Sessizliği zorunlu kılan gururu anında unuttu ve kendini bu suçlamadan kurtulmaya çalıştı. Ancak Madame Cheron ikna olmamalı. "Sanmıyorum," diye devam etti. "Bu genç adamın bunu yapacağını düşünemiyorum eğer onu teşvik etmeseydiniz. Bana yazma özgürlüğünü gösterdi ve şimdi de yapmalıyım. Size hatırlatmama izin veriyorsunuz, hanımefendi," dedi Emily çekingenle. "Lavaye'de yaptığımız bir konuşmanın bazı ayrıntılarından. Sonra söyledim gerçekten de, Monsieur Valensurt'un bana seslenmesini yasaklamadığımı düşünüyorsun. Aile. Rahatsız edilmeyeceğim," dedi Madame Cheron, onu bölerek yeğenim. "Şunu söyleyecektim, ben, ne olduğumu unuttum söyleyeceğim. Ama nasıl oldu da ona yasaklamadın?" Emily sessiz. "Nasıl oldu da onu beni bu konuda rahatsız etmeye teşvik ettin mektup mu? Kimsenin tanımadığı genç bir adam, tamamen yabancı biri. Yeri, şüphesiz iyi bir şey arayan genç bir maceracı. Servet. Ancak bu noktada hedefini yanlış yapmış. Ailesi babam tarafından biliniyordu," dedi Emily mütevazı bir şekilde.
Ve son cümleden mantıklı görünmeden. Bu kesinlikle tavsiye değil, diye yanıtladı teyzesi onunla birlikte bu konuda alışılmış hazırlık. İnsanlara ne kadar tuhaf hayal bırakıyordu. Her zaman insanları yüz ifadelerine göre yargılıyordu ve sürekli olarak kandırılmış. Ama şimdi, hanımefendi, beni suçlu buldunuz. Yüz ifadesi, dedi Emily. Madame Cheron'u azarlamak niyetiyle bu saygısızca babası hakkında bahsedilmesiyle bu da onu uyandırdı. Seni buraya çağırdım, diye devam etti teyzesi, rengini değiştirerek, söylemek için seni. Kendi evimde mektuplarla ya da ziyaretlerle rahatsız edilmeyeceğimi söyledin genç erkeklerden. Sizi iltifat etmeyi tercih edebilirler. Bu bininci. De Valentine, sanırım ona diyorsun, yalvaracak kadar küstahlık yapıyor. İzin vereceğim bana saygılarını sunması için. Ona düzgün bir cevap göndereceğim. Ve senin için, Emily, bunu sonsuza dek tekrar ediyorum, eğer benim davranışıma uymakla yetinmiyorsan. Yol tarifleri ve yaşam tarzıma. Sizin yerinize göz kulak olma görevinden vazgeçeceğim davranış, artık eğitiminle uğraşmayacağım. Ama seni bir manastıra göndereceğim. Sevgili hanımefendi, dedi Emily, gözyaşlarına boğularak ve teyzesi kaba, bunları nasıl hak ettim? Azarlar. Daha fazla söyleyemedi ve oyunculuktan çok korkuyordu. İşin kendisinde herhangi bir uygunsuzluk varsa, şu anda belki de Madame Cheron onu ikna edebilirdi ve kendini Valensurt'tan sonsuza dek vazgeçme sözü, zihni, korkularıyla zayıflamış, artık onu eskisi gibi görmesine izin vermeyecekti. Korkuyordu kendi kararının hatası oldu. Madame Cheron'un değil ve ayrıca korktu. Lavallee'deki önceki konuşmasında ise kendini tutmamıştı yeterli rezervle. Kaba saçmalığı hak etmediğini biliyordu, teyzesi tarafından reddedilen şüpheler vardı. Ama binlerce vicdan arttı onu işkence ederdi, Madame Cheron'un huzurunu asla bozmayacak şekilde. Böylece her fırsatı kaçırmaya istekli ve buna istekliydi teyzesinin doğru düşünmesi için herhangi bir kısıtlamaya boyun eğdi, diye ifade etti itaat. Ki Madame Cheron buna pek güvenmedi ve ya korkunun ya da yapaylığın sonucu olarak görüyordu. O zaman, dedi, bana söz ver ki ikisini de görmeyeceksin bu genç adama, onayım olmadan ona yazma. Sevgili hanımefendi, diye yanıtladı Emily, ikisini de yapar mıyım diye düşünüyor musunuz? Bilinmiyor sana. Ne varsayacağımı bilmiyorum, bilinmez genç kadınların nasıl davranacağını. Onlara güvenmek zor, çünkü dünyanın saygısını dileyecek kadar akılları nadirdir. Ah, hanımefendi, dedi Emily, kendi saygım için endişeliyim, babam bana bunun değerini öğretti. Eğer kendi saygımı hak ediyorsam, tabii ki dünyada bunu takip edecekti. Kardeşim iyi bir adamdı, diye yanıtladı Madame Cheron, ama dünyayı bilmiyordu. Eminim her zaman kendimi uygun bir şekilde hissettim. Kendime saygı duyuyorum, durdu ama belki eklemiş olabilirdi. Dünyanın ona her zaman saygı göstermediğini, üstesine de azil vermeden onun yargısı. Peki, diye devam etti Madame Cheron, bana henüz vermediniz. Ama buna söz veriyorum. Emily bunu hemen verdi ve çekilmek zorunda kalınca içeri girdi. Bahçe, ruhunu toparlamaya çalıştı ve sonunda favorisine ulaştı terasın sonunda bir pavyon. Burada oturuyordu. Balkona açılan süslenmiş pencereler, sessizlik ve tenhaziyet. Bu sahne düşüncelerini toparlamasına ve onları öyle düzenlemesine olanak sağladı ki önceki davranışına daha net bir yargı verebilir. Araştırmaya çalıştı Lavalle de Valencourt ile yaptığı konuşmanın tüm ayrıntılarını kesinlikle, narin gururunu sarsacak hiçbir şey gözlemlemeden tatmin oldu. Ve böylece onun için çok gerekli olan özgüvende teyit edilmek için huzur. Zihni o zaman sakinleşti ve Valensurt'u nazik ve daha önce göründüğü gibi zekiydi ve Madame Cheron. Ne o kişiydi ne de diğeri. Ancak sevgilisinin hatırlaması çok fazla acı verici duygular. Çünkü bu kesinlikle onu istifa etme düşüncesiyle uzlaştırmıyordu onu. Ve Madame Cheron, bu konuda ne kadar onaylamadığını zaten göstermişti. Bağlılık nedeniyle çıkar karşıtlığından çok acı çekeceğini öngördü. Henüz tüm bunlarla, mantığın aklına rağmen, bir derecelik sevinç de vardı, umut buldu. Ancak hiçbir düşüncenin teşvik edilmemesi gerektiğine karar verdi gizli bir yazışmaya izin vermesini ve konuşmasını gözlemlemesini Valencourt ile, bir daha karşılaşırlarsa. Aynı çekingen nazikliği şimdiye kadar davranışını belirlemişti. Sözlerini tekrar ederken, olmalı bir daha asla karşılaşacağız, diye küçüldü, sanki bu bir durummuş gibi.
Ki daha önce hiç aklına gelmemişti ve gözlerine yaşlar doldu, aceleyle kurudu. Çünkü yaklaşan ayak sesleri duydu ve ardından pavyonun kapısını duydu açıktı ve döndüğünde gördü, Valencourt. Aniden bir şekilde karışık bir zevk. Şaşkınlık ve endişe duygusu bastırdı kalbinde neredeyse ruhunu yenecek gibi. Yanaklarından renk çıktı, sonra öncekinden daha parlak geri döndü ve bir an konuşamadı. Ya da sandalyesinden kalkmak için. Yüzü aynaydı, onu gördüğü kendi duyguları yansıdı ve bu onu kendini yönetmeye teşvik etti. Sevinç, ki yüz hatları canlandı, pavyona girdiğinde aniden bastırıldı. Yaklaşırken onun huzursuzluğunu fark etti ve titrek bir sesle, sağlığı hakkında soru sordu. İlk şaşkınlığından toparlanmış, ona cevap verdi hafif bir gülümsemeyle. Ama hala zıt duygular onu sarıyordu ve tavrının hafif onurunu bastırmakta zorlandı. Zordu hangisinin baskın olduğunu söylemek, Valencourt'u görmenin neşesi mi, yoksa teyzesi. Bu buluşmayı duyduğunda hoşnutsuzluğu. Bir süre sonra kısa ve utangaç bir sohbetle onu bahçeye götürdü ve sordu. Eğer Madame Cheron'u görseydi. Hayır, dedi, henüz yapmadım onu gördüm. Çünkü bana nişanlı olduğunu söylediler ve bunu öğrenir öğrenmez bahçelerdeydik, buraya geldim. Bir an durdu, büyük bir tavırla huzursuzluk ve ardından ekledi. Size benim hoşnutsuzluğunuza uğratmadan ziyaret edin ve umarım ki bunu yapmayacaksınız şimdi bir. Zamanlar izin aldığım için beni acele etmekle suçla. Ailenize hitap etmemi mi söylediniz? Ne cevap vereceğini bilmeyen Emily, daha fazla şaşkınlıktan kurtuldu ve sadece korkunu hissetti. Gözlerini kaldırdı, Madame Cheron'un caddeye döndüğünü gördü. Çünkü masumiyet bilinci geri döndü. Bu korku o kadar dağılmıştı ki huzurlu görünmesine izin verdi ve teyzeden kaçmak yerine ilerledi. Valencourt ile buluşmak için. Kibirli ve sabırsız hoşnutsuzluk bakışları. Madame Cheron'un onlara baktığı bu da Emily'yi çekindirdi, ki Emily tek bir bakış. Bu toplantının daha fazlası olduğuna inanılırdı kazara. Valencourt'un adını anınca tekrar fazla oldu onlarla kalmak için huzursuzlandı ve şatoya döndü. Beklediği yere konferansın sonu, titreyen bir endişe halinde. O Valencourt'un teyzesine yaptığı ziyareti nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Kendisi ise bir durumdan habersiz olduğu için istediği izni aldı. Ki bu isteği işe yaramaz hale getirirdi. Madame Cheron olsaydı bile bunu kabul etmeye meyilli. Valencourt, ruhlarının huzursuzluğu içinde, mektubunun tarihini unutmuştu. Böylece Madame Cheron bunu yapması imkansız hale geldi cevap ver. Ve bu durumu hatırladığında, belki de, eksik olduğu için çok üzgün değil. Beklemek için ona izin verdiği bahaneye seviniyordu red göndermeden önce ona karşı koydu. Madame Cheron, Valencourt ile uzun bir sohbet etti ve o döndüğünde şatoya karşı yüzü kötü niyetli. Olsa da, Emily'nin de anladığı sertlik. Bu genç adamı gönderdim, sonunda, dedi. Ve umarım evim bir daha asla böyle olmaz benzer ziyaretlerden rahatsız olmuştu. Bana, mülakatınızın böyle olmadığını temin etti önceden planlanmış. Sevgili hanımefendi, dedi Emily aşırı duyguyla, kesinlikle öyle yaptınız ona soruyu sorma. Kesinlikle öyle oldu, yapamazdın sanırım bunu ihmal edecek kadar dikkatsiz olurum. Aman tanrım, diye bağırdı Emily, ne bir görüş oluşturmuş olmalı bana, çünkü siz hanımefendi. Böyle bir kötü davranıştan şüphelenebilirsiniz. Senin hakkında ne düşüneceğinin çok önemi yok, teyzesi yanıtladı, çünkü bu ilişkiye son verdim. Ama ben onun benim temkinli davranışlarım için benim hakkımda daha kötü bir görüş oluşturmaz. Ona gösterdim, bunu benimle dalga geçmemeliydim ve hiç izin vermekten daha fazla inceliğim vardı. Gizli yazışmalar evimde yürütülecek. Emily, Madame Cheron'un, incelik kelimesini sık sık duymuştu ama şimdi öyleydi genellikle daha fazla şaşkınlık içinde, bunu nasıl uygulamak istediğini anlamakta daha da şaşkındım böyle bir örnek. Tüm davranışlarının tam tersini hak ettiği bir durum terim. Kardeşimden çok düşüncesizce, diye devam etti Madame Cheron. Davranışlarını görmezden gelme zahmetini bana bırakmak, keşke olsaydın hayata iyi yerleşmişti. Ama eğer böyle şeylerle daha fazla uğraşacağımı fark edersem bininci. Valencourt gibi ziyaretçiler olarak, sizi bir manastıra yerleştireceğim bir zamanlar. O yüzden alternatifi unutmayın. Bu genç adam küstahlık yapıyor bana sahipleniyor, o sahipleniyor. Servetinin çok küçük olduğunu ve öyle olduğunu esas olarak ağabeye ve seçtiği mesleğe bağlı
O en azından başarılı olmayı umuyorduysa, bu koşulları gizlemeliydi benimle. Yeğenimi bir kişiyle evlendireceğimi varsayacak kadar gayrimenli olsaydı kendini böyle tanımladığı gibi. Emily, Valensurt'un samimi itirafını duyunca gözyaşlarını sildi. Ve keşfettiği koşullar umutlarını sarsıyor olsa da, onun umutları beceriksiz davranışlar ona her türlü zevki aşan bir zevk verdi duygu. Ama hayatının bu kadar erken yaşlarında bile, o iyiliği gözlemlemek zorunda kalmıştı. Akıl ve asil dürüstlük her zaman aptallıkla başa çıkmak için yeterli değildir ve dar kurnazlık. Ve kalbi buna izin verecek kadar saftı, bu kadar zor olsa bile an olarak. Birincinin yenilgisine daha fazla gururla bakmak, ikincisinin fetihlerine utanç duymak. Madame Cheron zaferinin peşinden koştu. Ayrıca söylemeyi de uygun buldu beni, onun affını sadece senden alacağını. Bu ama kesinlikle reddettim. Öğrenecek, bunun böyle olduğunu yetecek kadar ki, onu onaylamıyorum. Ve bu fırsatı değerlendiriyorum, tekrar ediyorum. Eğer bana bilinmeyen herhangi bir röportaj yöntemini kullanırsanız, hemen evimden ayrılacağım. Beni ne kadar az tanıyorsunuz, hanımefendi, böyle bir şey düşünmeniz tedbir gerekli. Dedi Emily, duygularını bastırmaya çalışarak, beni iten sevgili ebeveynlerden ne kadar az şey. Madame Cheron şimdi nişan için giyinmeye başladı, ki bu nişanı akşam. Ve Emily, halasına gitmekten memnuniyetle muaf tutulacaktı, evde kalmayı istemedi. Çünkü talebi bir uygunsuz bir motivasyon. Kendi odasına çekildiğinde, küçük cesaret, ki akrabasının yanında onu desteklemiş, onu terk etmişti. Hatırladı, sadece Valensurt'un karakteri her durumdan daha samimi görünüyordu, olay ortaya çıktı. Belki de onun huzurundan uzaklaştırıldı, çünkü ve zamanı ağlayarak geçirdi. Ki halasının dediyse kıyafet konusunda kullanması gereken yön. Bu önemli görev, ancak hızla etkisiz hale getirildi. Ama masada Madame Cheron ile birleştiğinde, gözleri ihanete verdi. Gözyaşları içinde olduğunu ve ona sert bir şekilde baktığını düşündü azarlama. Neşeli görünme çabaları, Madame Clerval'ın evinde, yaşlı dul bir hanımefendi vardı. Son zamanlarda merhum kocasının mülkündeki Dollhaus'ta yaşamaya geldi. O yaşamıştı Paris'te muhteşem bir tarzda uzun yıllar. Doğal olarak eşcinsel bir öfkeyi vardı ve o zamandan beri Dollhaus'taki ikametgahı, en görkemli şeylerden bazılarını sunmuştu o mahallede görülen eğlenceler. Bunlar sadece kıskançlığı değil, Madame Cheron'un önemsiz hırsını da uyandırdı. Kutlamalarının ihtişamıyla yarışamadığı için istekli olan Cher'in en yakın arkadaşları arasında yer almak. Bu amaçla ona en müsvaatli ilgiyi gösterdi ve özellikle Madame Clerval'den davet aldığında ilgisiz kalıyordu, nereye giderse gitsin konuşuyor ve bundan çok fazla sonuç çıkarıyordu, genel tanıdıklarına İnanç yaratıyor, en çok birlikte olduklarına inanıyor, tanıdık bir zemin. Bu akşamın eğlenceleri bir bal ve akşam yemeğinden oluşuyordu. Bu bir fancy ball ve topluluk bahçelerde gruplar halinde dans etti, ki bu çok kapsamlı. Grupların toplandığı yüksek ve zengin ağaçlar bolca lambayla aydınlanmış. Zevk ve hayatla yerleştirilmişti. Eşcinsel ve şirketin çeşitli elbiseleri, bazıları çim üzerinde oturmuştu, rahat sohbet ediyor. Kotilonları gözlemliyor, ikram alıyor ve bazen bir gitara sportif bir şekilde dokunmak. Cesur tavırları beyler, hanımların son derece kaprisli havası, ışık fantastik danslarının adımları. Müzisyenler, lut ile birlikte havalı çocuk ve tabor. Bir kara ağaç eteğinde oturuyor ve çevresindeki ormanların Syl-Van manzarası koşullar birleşerek karakteristik ve çarpıcı bir tablo oluşturdu, Fransız şenliğinin bir parçası. Emily, sahnenin neşesini hüzünle izledi, bir tür zevk ve duygusu. Yanında dururken hayal edilebilir teyze, gruplardan birine bakarak Valensurt'u fark etti. Onu dans ederken gördüm, genç ve güzel bir hanımefendiyle, onunla konuşmasını gördü. Dikkatini ve tanıdıklığını, onun tavrında nadiren gözlemlediği bir özellik. O sahneden aceleyle döndü ve Madame Cheron'u uzaklaştırmaya çalıştı. O da Signor Cavigny ile konuşuyordu ve ne Valensurt'u algılamıştı ne de kesilmeye istekli. Emily'nin üzerinde aniden bir baygınlık oluştu ve yapamayarak kendini destekleyerek, ağaçların altındaki bir çim yamacında oturdu, orada birkaç ağaç diğer kişiler oturdu. Bunlardan biri, onun aşırı solgunluğunu gözlemlemekte hasta olup olmadığını sordu ve getirmesine izin vermesini rica etti, ona bir bardak su verdi. Bu nezaketle ona teşekkür etti ama kabul etmedi o.
Valensurt'un duygularını fark etmesinden endişelenmesi onu bu duyguya sürükledi, üstesinden gelmek için hevesli oldu ve onu yeniden toparlamayı başardı yüz ifadesi. Madame Cheron hala Cavigny ile konuşuyordu. Ve Kont Emily'e hitap eden Beauvillers, olay hakkında bazı gözlemlerde bulundu. Neredeyse farkında olmadan cevap verdi. Çünkü zihni hala meşguldü Valancourt fikri. Ki ona son derece huzursuzlukla bakıyordu, çok yakın kaldılar. Ancak Comte'un dans hakkında yaptığı bazı yorumlar gözlerini ona çevirmeye zorladı ve o anda Valancourt'lar onunla tanıştı. Rengi tekrar soldu, hissetti ki tekrar baygınlığa döndü ve hemen bakışlarını kaçırdı. Ama önce Valensurt'un yüzündeki değişikliği onu fark ettikten sonra. O eğer bilinçte olmasaydı, hemen oradan ayrılırdı, davranışları onun kalbindeki ilgiyi daha açık gösterirdi. Ve Comte'un konuşmasına kulak vermeye ve katılmaya çalıştı, sonunda moralini toparladı. Ama bir gözlem yaptığında Valensurt'un partnerine karşı ise ilgilendiğini gösterme korkusu, bu sözler, Comte konuşurken ona ihanet etmiş olurdu. Bahsettiği kişiye baktı. Hanımefendi, dedi o genç Chevalier ile dans ediyordu. Ki o da başarılı görünüyor, dans dışında her şey, Doulaus'un güzellikleri arasında sıralanır. O yakışıklı ve serveti çok büyük olacak. Umarım daha iyi bir şey yapar, bir partner seçimi, hayatı boyunca dans için bir partnere sahip olduğundan daha çok seçim seti büyük bir kafa karışıklığına soktuğunu gözlemledim. Sadece hatalar yapar. Şaşırıyorum ki, havası ve vücudu ile şaşırıyorum, dansta kendini daha iyi göstermeye özen gösterdi. Emily, şimdi söylenen her kelimede kalbi titreyerek konuşmayı Valensurt'tan çevirin. Hanımefendinin adını sorarak dans ettiği kişi. Ama Comte cevap vermeden dans sona erdi ve Emily, Valensurt'un kendisine doğru geldiğini fark ederek ayağa kalktı ve ona katıldı. Madame Cheron. İşte Chevalier Valancourt, hanımefendi, dedi fısıldayarak, dua et, gidelim. Teyzesi hemen yoluna devam etti, ama daha önce değil, Valancourt onlara ulaşmıştı. Madame Cheron'a alçakça eğildi ve Emily'e samimi ve moral bozuk bir bakış atıyor. Tüm çabalarına rağmen, sıradan bir çekingenlikten daha fazlası hakimdi. Madame Cheron'un varlığı Valensurt'un kalmasını engelledi ve kendisinin yüz ifadesiyle vefat etti. Melankoli, onu artırdığı için azarladı. Emily, Comte Beauvillers'in düşünce krizine düştüğü için teyzesine, affınızı rica ediyorum, hanımefendi, dedi, çünkü kabalığı. Ki bunun tamamen istemeden olduğuna kolayca inanırsınız. Ben yapmadım, Chevalier'in senin tanıdığın olduğunu biliyorum. Ben onun eleştirisini bu kadar serbestçe eleştirdim, dans ediyordu. Emily utandı ve gülümsedi, Madame Cheron ona cevap vermekte zorlanıyordu. Az önce vefat eden kişiyi kastediyorsan bizi, dedi, emin ol. İkisini de tanımıyor ya da hanımefendi Saint Aubert's, onu tanımıyorum. O da Chevalier Valancourt, dedi Cavigny umursamazca ve geriye dönüp bakıyor. O zaman onu tanıyor musunuz, dedi Madame Cheron. Evet, onu tanımıyor, diye yanıtladı Cavigny. Bilmiyorsun, o zaman, ona küstah dememin sebebi, yeğenime hayranlık duymak ki bilirim. Eğer her adam, hayranlık duyan küstah unvanını hak ediyorsa hanımefendi St. Aubert, diye yanıtladı Cavigny, korkarım çok sayıda küstah var ve kendimi sayı. Signor, dedi Madame Cheron, etkilenmiş bir gülümsemeyle. Ben Fransa'ya geldiğinden beri iltifat sanatını öğrendiğini düşünüyorsun. Ama çocuklara iltifat etmek zalimdir. Çünkü onlar iltifat sanırlar gerçek. Cavigny bir an yüzünü çevirdi, sonra dikkatlice söyledi. O zaman biz kimiz, hanımefendi? Kime iltifat edeceğiz? Çünkü bu saçma olurdu, zarif anlayışlı bir kadını iltifat eder, o her şeyin üstündedir övgü. Cümleyi bitirirken Emily'e sinsi bir bakış attı ve gözünde gizlenen gülümseme ortaya çıktı. Bunu gayet iyi anlıyordu ve Madame Cheron için utandı, o da yanıtladı. Tamamen haklısınız, Signor, anlayışlı hiçbir kadın iltifata dayanamaz. Signor Montoni'nin dediğini duydum, diye karşılık verdi Cavigny. Bunu hak eden bir kadın dışında hiç bilemezdim. Peki, diye bağırdı Madame Cheron, kısa bir kahkaha ve gülümsemeyle. Tarif edilemez bir rahatsızlık, peki kim olabilir ki? Ah, diye yanıtladı Cavigny, onu yanlış anlamak imkansız. Kesinlikle dünyada her iki başarıya sahip birden fazla kadın yoktur, iltifat ve reddetme zekasını hak ediyordu. Çoğu kadın davayı geri çeviriyor tamamen. Tekrar Emily'e baktı, o da öncekinden daha çok kızardı.
Teyzesi ve hoşnutsuzlukla ondan döndü. Peki, Signor, dedi Madame Cheron, sizin bir Frenchman. Hiç yabancının bu kadar cesurca bir şey söylediğini duymadım. O, doğru, hanımefendi, dedi Kont, bir süredir sessiz kalmıştı ve alçak bir eğimle. Ama iltifatın cesurluğu tamamen kaybolmuş, ama uygulamayı keşfeden yaratıcılık için. Madame Cheron, bu çok hicivli cümlenin anlamını kavrayamadı. Ve böylece Emily'nin onun yüzünden hissettiği acıdan kaçtı. O, işte Signor Montoni geliyor, dedi teyzesi. İtiraz ediyorum, bana söylediğin güzel şeyleri ona anlatacağım. Ancak Signor bu anda başka bir yürüyüşe çıktı. Dua et, kim bu akşam arkadaşınızı bu kadar meşgul eden şey? Diye sordu Madame Cheron, utanç dolu bir havayla, onu bir kez bile görmedim. Marquis La Riviere ile çok özel bir anlaşması vardı, Cavigny yanıtladı. Bu onu şu ana kadar tuttu, yoksa size saygılarını sunma onurunu kendine gösterirdi, hanımefendi. Bana bunu söylememi istediği gibi daha erken. Ama, nasıl olduğunu bilmiyorum, senin sohbet o kadar büyüleyici ki, hatta hafızanı bile büyüleyebilir. Sanırım arkadaşımın özrünü önceden iletmeliydim. Özür efendim, kendisinden daha tatmin edici olurdu, dedi Madame Cheron. Montoni'nin ihmaliyle daha da utandıran kibirli, Cavigny'nin iltifatıyla gururlanmaktan daha fazla. Şu anda tavrı ve Cavigny'nin geç konuşması şimdi Emily'nin şüphesini uyandırdı, unutmayın. Ki bazı anılar bunu doğrulamış olsa da, saçma görünüyordu. Montoni'nin ödeme yaptığını algıladığını düşündü, teyzesine ciddi hitap ediyor ve sadece kabul etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi tarafından ihmal edildiği herhangi bir ifadeye karşı kıskançlıkla dikkatli. Madame Cheron'un yaşına göre ikinci bir koca seçmesi saçmaydı. Ama onun kibirlilik bunu imkansız saymıyordu. Ama Montoni, ayırt etme yeteneğiyle, figür ve iddialar, Madame Cheron'u seçmek zorunda kalacak, ortaya çıktı, çok harika. Ancak düşünceleri bu konuda uzun süre durmadı, daha yakın ilgiler üzerlerine baskı yapıyordu. Valencourt, teyzesi tarafından reddedilmiş. Ve Valencourt'un eşcinsel ve güzel bir partnerle dans etmesi onu sırayla rahatsız ediyordu zihin. Bahçelerden geçerken, yarı korkuyla çekingen bir şekilde ileriye baktı ve yarı umuyordu ki kalabalıkta görünsün. Ve hayal kırıklığı onu görmemeyi hissetti, korktuğundan daha fazlasını umduğunu söyledi. Montoni kısa süre sonra gruba katıldı. Kısa bir konuşma sırasında mırıldandı. Başka yerde bu kadar uzun süre tutulduğu için pişmanlık duydu. Halbuki bunu yapması gerektiğini biliyordu, Madame Cheron'u burada görmenin verdiği zevk. Ve o, özür dileyerek kendini tamamen Cavigny'ye hitap eden küçük bir kız havası. Cavigny'ye hitap ediyordu, Montoni'ye sertçe bakarak, sanki, senin üzerinde zafer kazanmayacağım, demiş gibi, çok fazla. Onurumu alçak gönüllüce taşıyacak iyilik göstereceğim. Ama keskin görün, Signor, yoksa kesinlikle ödülünüzü götürürüm. Akşam yemeği bahçelerdeki farklı pavyonlarda ve ayrıca bir pavyonda servis edildi. Şatonun büyük salonu ve her ikisinden de görkemden daha lezzetli, hatta bolca bile var. Madame Cheron ve ekibi, Madame Clerval ile birlikte akşam yemeği yediler. Salonu ve Emily zorlukla duygularını gizledi, Valencourt kendisiyle aynı masaya oturdu. Orada, Madame Cheron onu büyük bir memnuniyetsizlikle inceledi, yanında oturan birine dedi, dua et. O genç adam kim? O Chevalier Valencourt, diye cevap oldu. Evet, adını bilmiyorum değil, ama bu Chevalier Valencourt kimdir, bu şekilde müdahale eden masa? Konuştuğu kişinin ilgisi kesildi, sonra ikinci bir cevap aldı. Oturdukları masa çok uzun ve Valencourt, ortağı ile birlikte en alta oturuyordu. Ve Emily zirveye yakın, aralarındaki mesafe onun hemen onu fark etti. Masanın o ucuna bakmaktan kaçındı ama gözleri ona baktığında, onun sohbet ettiğini izledi güzel arkadaşıyla birlikte. Ve bu gözlem onarmaya katkı sağlamadı huzuru. Servetle ilgili duyduğu anlatımlar gibi aynı hanımefendinin başarıları. Bazen bu sözlerin hitap ettiği Madame Cheron'a, çünkü önemsiz sohbetler için desteklenen konular, çabalarında yorulmak bilmeyen görünüyordu Valencourt'u küçümsemek için. Ona karşı tüm küçük bir kin duygusunu hissediyordu, dar bir gurur. Hanımefendiye hayranım, dedi, ama bunu yapmalıyım, bir partner seçimini kınamak. Ah, Şövalye Valencourt sahip olduğumuz en yetenekli genç adamlardan biri, diye yanıtladı kadın. Bu sözlere hitap edilen, fısıldanır ki,
Mademoiselle Dimöry ve büyük serveti onun olacak. İmkansız, diye bağırdı Madame Cheron, kızararak sinirlenerek, bu kadar zevksiz olması imkansız. Çok az şeyi var bir kişinin havası, eğer onu masada görmeseydim Madame Clerval. Onun böyle biri olduğunu asla düşünmemeliydim. Başka bir şey var raporun yanlış olduğuna inanmak için özel nedenler. Doğruluğundan şüphem yok, diye ciddi bir şekilde yanıtladı hanımefendi. Görüşü hakkında aldığı ani çelişkiden tiksiniyordu Valensurt'un liyakat hakkında. Belki şüphe edeceksin, dedi Madame Cheron, size temin ederim, ancak bu sabah davasını reddetti. Bu, verdiği anlamı takma niyeti olmadan söylendi. Ancak sadece kendini en önemli kişi olarak görme alışkanlığından dolayı yeğenini ilgilendiren her ilişki ve çünkü gerçekten Valensurt'u reddetti. Nedenleriniz gerçekten öyle ki, olamayacak kadar şüphe ettim, diye yanıtladı kadın. İronik bir gülümsemeyle, hiçbir şey Chevalier Valensurt'un ayırt ediciliği, diye ekledi Cavigny. Yanında duran Madame Cheron'un sandalyesine oturdu ve onun kendi kendine kibirlendiğini duymuştu. Çünkü düşündü, bu ayrıcalık yeğenine verilmişti. Onun ayırt ediciliği haklı olarak sorgulanabilir, Signor, dedi Madame Cheron. Ki bu söylenmiyordu Emily'ye bir övgü olarak anladığı şeyden memnun oldu. Ah, diye bağırdı Cavigny, Madame Cheron'u etkilenmiş bir şekilde süzerek Edge o iddia ne kadar boş bir şey, oysa o yüz, o şekil, o hava, birleşerek onu çürüt. Mutsuz Valencourt. Onun ayırt etme onun yok olmasıyla sonuçlandı. Emily şaşırmış ve mahcup görünüyordu. Son zamanlarda konuşan hanımefendi, şaşkınlıkla karşılaştı ve tam anlamıyla anlamamış olsa da Madame Cheron bu konuşma, kendisinin de bu konuşmadan övüldüğüne inanmaya hazırdı, dedi gülümseyerek, Signor. Çok cesursunuz, ama seni duyanlar Chevalier'in ayırt edişini haklı çıkarmak, nesne benim olduğumu varsayacaktır ondan. Buna şüphe edemezler, diye yanıtladı Cavigny, derin bir eğilerek. Ve bu çok utandırıcı olmaz mıydı, Signor? Kesinlikle öyle olurdu, dedi Cavigny. Bu düşünceye dayanamıyorum, dedi Madame Cheron. Dayanılmaz bir durum, diye yanıtladı Cavigny. Böylesine aşağılayıcı bir hatayı önlemek için ne yapılabilir, diye karşılık verdi Madame Cheron. Ah, sana yardım edemem, diye yanıtladı Cavigny, düşünceli bir şekilde hava. İftirayı çürütmek ve insanları yaratmak için tek şansın onların inanmasını istediğin şeyi. İlkinde ısrar etmektir iddia. Çünkü onlara Chevalier'in eksikliği duyulduğunda ayırt etme. Belki de onun seni hiç rahatsız etmeye cesaret etmediğini düşünebilirler hayranlığıyla. Ama, yine de, o çekingenliği kendi mükemmelliklerine karşı duyarsızsın, bunu düşünecekler ve Valensurt'un zevki şüphesiz olmayacak, bunu yargılasanız da. Kısacası, çabalarınıza rağmen, inanmaya devam edecekler, ne kadar çok doğal olarak. Benimle ilgili hiçbir ipucu olmadan aklarına geldi, ki Chevalier'in güzel bir kadına hayran olacak kadar zevki var. Bütün bunlar çok rahatsız edici, dedi Madame Cheron, derin bir sesle iç çek. Neyin bu kadar üzücü olduğunu sorabilir miyim? Dedi Madame Clerval, acımasız yüz ifadesi ve hüzünlü aksanıyla etkilenmişti. Ve bu da teslim edildi. Bu hassas bir konu, diye yanıtladı Madame Cheron, çok hassas bir konu bana utanç verici bir şey. Bunu duymak beni endişelendiriyor, dedi Madame Clerval. Umarım bu akşam özellikle bir şey olmamıştır. Seni rahatsız etmek için, evet, bu yarım saat içinde ve bilmiyorum raporun nerede biteceğini. Gururum daha önce hiç bu kadar şaşırmamıştı. Ama ben raporun tamamen temelsiz olduğunu garanti ederim. İyiyim Tanrım, diye bağırdı Madame Clerval, ne yapılabilir? Gösterebilir misin? Size yardım etmek ya da teselli etmek için herhangi bir yol yok mu? İkisini de yapabileceğin tek yol, diye yanıtladı Madame Cheron, nereye gidersen git. Raporu çeliştirmek. Peki, ama lütfen bana neyi itiraz edeceğimi söyle. O kadar utanç verici ki, nasıl bahsedeceğimi bilmiyorum, Madame Cheron devam etti. Ama siz yargılayacaksınız. O genç yaşta gözlemliyor musun? Masanın dibine yakın oturan ve Mademoiselle ile konuşan adam Dimöry. Evet, kimi kastettiğini anlıyorum. Sen onun ne kadar az durumda bir havaya sahip olduğunu gözlemleyin. Sadece demek istiyordum şimdi, onu centilmen olarak görmeseydim bu masa. Peki, ama rapor, dedi Madame Clerval, sıkıntınızın konusunu anlamama izin verin. Sıkıntıma konu oldu, diye yanıtladı Madame Cheron.
Bu kişi, kimse bilmiyor. Affedersiniz hanımefendi, ne düşündüm? Sait, bu küstah genç adam, kendisine karşı çıkma ihtimalini göstermişti yeğenim, korkarım ki. Kendisini benim oğlum ilan ettiğine dair bir rapor vermiştir hayran. Şimdi bir düşünün ki böyle bir rapor ne kadar utanç verici olmalı. Ben durumumu hissedeceğim. Benim durumumda bir kadın, düşünün nasıl böyle bir ittifak söylentisini bile aşağılayan olmalı. Gerçekten aşağılayıcı, zavallı dostum, dedi Madame Clerval. Buna güvenebilirsiniz, nereye gidersem gitsem raporu çeliştireceğim. Bunu söylerken, dikkatini topluluğun başka bir bölümüne çevirdi. Ve şimdiye kadar sahnenin ciddi bir izleyicisi gibi görünen Cavigny onu sarsan kahkahayı bastıramayacağından korkarak yürüdü, aniden uzaklaştı. Bilmiyor olduğunuzu düşünüyorum, dedi Madame'in yanında oturan hanımefendi. Cheron, bahsettiğiniz beyefendi Madame Clerval'ın yeğeni. İmkansız, diye bağırdı Madame Cheron. Şimdi onun tamamen yanıldığını fark etmeye başladı Valensurt'un yargısını ve onu onun kadar büyük bir hakarlıkla yüksek sesle övmesini daha önce onu boş yere kötü niyetle azarlamıştı. Emily, bu konuşmanın büyük bölümünde çok dalmıştı, bunu duymanın acısından kurtulmayı düşünmüştü. Şimdi son derece şaşırdı teyzesinin. Madame ile olan Valencourt'a olan övgüsüyle Clerval'ı tanımıyordu. Ama Madame Cheron'un kendisine karşı karşıya kaldığında hiç pişman olmadı. Şimdi umursamamaya çalışsa da, gerçekten çok utanmıştı. Akşam yemeğinden hemen sonra geri çekilmeye hazırdı. Montoni sonra Madame'i eline getirdi Cheron arabasına ve Cavigny, kemer bir ciddiyetle yüz ifadesiyle, Emily de onları takip etti. Emily onlara iyi geceler dilediği için bardağı çekti. Valensurt'u kapıdaki kalabalık arasında gördü. Araba gitmeden önce, o kayboldu. Madame Cheron, Emily'ye onu anmayı unuttu ve hemen şatoya ulaştılar, gece için ayrıldılar. Ertesi sabah, Emily teyzesiyle kahvaltıda otururken bir mektup geldi, ona getirildi. Ki bu yazının kapağındaki el yazısını biliyordu. Ve titreyen bir eliyle aldı, Madame Cheron aceleyle kimden olduğunu sordu. Geldi. Emily, izniyle mührü kırdı ve imzasını inceledi. Valencourt, okumadan teyzesine verdi. Halası sabırsızlıkla aldı ve, Emily, yüzünden şunu okumaya çalıştı içindekiler. Mektubu yeğenine geri vermişti, gözleri ona sordu. İnceleyebilir, evet, oku çocuk, dedi Madame Cheron. Bir sesle beklediğinden daha az sert bir davranış ve belki de daha önce hiç yapmamıştı teyzesine. Gönüllü olarak itaat etti. Bu mektupta Valencourt önceki gün yapılan röportajda gerçekleşti. Ancak sonunda şunu açıkladı: sadece Emily'den ayrılmasını kabul eder ve yalvararak onun da bunu yapmasını ister. Yaklaşan akşamda ona hizmet etmesine izin ver. Bunu okuduğunda, Madame Cheron'un ölçülülüğüne şaşırdı ve ona çekingen bir şekilde baktı. Beklenti. Hüzünlü bir şekilde söyledi, ne diyeceğim, hanımefendi? Neden, genç adamı görmeliyiz, sanırım, diye yanıtladı teyzesi. Ve kendisi için daha fazla söyleyeceklerini dinleyin. Ona söyleyebilirsin, gel. Emily duyduklarına pek inanmaya cesaret edemedi. Yine de, kal, diye ekledi Madame Cheron, bunu ona kendim söyleyeceğim. O kalem ve mürekkebi istedi. Emily hala hissettiği duygulara güvenmeye cesaret edemiyordu ve neredeyse onların altına batıyordu. Eğer olsaydı şaşkınlığı daha az olurdu. Önceki akşam Madame Cheron'un duymadığı şeyi duydum. Unutulmuştu, Valensurt'un Madame Clerval'ın yeğeni olduğunu. Teyzesi notunun detaylarını öğrenmedi. Ama akşam Valensurt'tan bir ziyaret oldu ve Madame Cheron onu kabul etti. Yalnız kaldılar ve Emily çağrılmadan önce uzun bir sohbet ettiler. O odaya girdi, teyzesi rahatça sohbet ediyordu ve Swan Valensurt'un gözleri, sabırsızca kalkarken, umutla canlandı. Bu mesele hakkında konuştuk, dedi Madame Cheron. Şövalye bana merhum Monsieur Clerval'ın annesi Comtesse de Duvarney'nin kardeşi. Keşke öyle olsaydı, daha önce Madame Clerval ile olan ilişkisinden bahsetmişti. Kesinlikle yapmalıydım, bu durumu evimle yeterli bir tanışma olarak gördüm. Valencourt eğildi ve Emily'ye hitap etmek üzereydi ama teyzesi onu engelledi. Bu nedenle, onun ziyaretlerini kabul etmenizi kabul ettim. Ama kendimi hiçbir söz ile bağlamayacağım ya da onu düşüneceğimi söylemeyeceğim yeğenim olarak. Yine de ilişkiye izin vereceğim ve her türlü ilişkiyi dört gözle bekliyorum, daha fazla bağlantı olarak,
bu bir süreçte gerçekleşebilir yıllar. Şövalye mesleğinde yükselirse ya da herhangi bir durumda bu durum onun bir eş almasını akıllıca kılabilir. Ama Mons, Valancourt ve sen de, Emily, gözlemleyeceğim. Ki o olana kadar kesinlikle yasak evlenme düşünceleri varsa. Emily'nin yüz ifadesi, bu kaba konuşma sırasında her an değişiyordu ve sonuna doğru sıkıntısı o kadar arttı ki, odadan çıkmak üzereyken. Bu arada Valancourt, neredeyse hiç az değil utandı, ona bakmaya cesaret edemedi. Çünkü bu kadar üzülüyordu. Ama, Madame Cheron sessiz kaldığında, güzel bir şey söyleyeyim, hanımefendi. Sizin bana onay veriyor, bu benim için çok onur duyuluyor, hala öyle oldu korkutulacak bir şey. Umut etmeye bile cesaret edemiyorum. Lütfen efendim, açıklayın senin, dedi Madame Cheron. Beklenmedik bir talep ve Valancourt'u tekrar utandırdı ve neredeyse onu şaşkınlıkla boğdu. Eğer sadece sahnenin izleyicisi olsaydı, bu koşullara göre gülümseme. Mademoiselle Saint Aubert'ten sizin hoşgörüler. Dedi tereddüt ederek, ta ki o izin verene kadar umut. Hepsi bu mu? Diye araya girdi Madame Cheron. Ben de yapacağım onun adına hesap vermeyi üstlendim. Ama aynı zamanda, efendim, bana izin verin size bak, ben onun koruyucusu olduğumu ve her durumda irademin ona ait olduğunu. Bunu söylerken ayağa kalkıp odadan çıktı, geride Emily ve Valancourt karşılıklı utanç içinde. Ve Valancourt'un umutları gerçekleştiğinde korkularını aşmasını ve ona bu kadar coşku ve samimiyetle hitap etmesini istiyor doğal olarak. Onun yeterince iyi olması uzun sürdü rica ve sorularını net bir şekilde dinledi. Madame Cheron'un bu olaydaki davranışı tamamen şu şekilde yönetilmişti, bencil bir kibir. Valancourt, ilk röportajında büyük bir samimiyetle mevcut koşullarının gerçek halini ve geleceğini ona açık, beklentileri ve o, insanlıktan daha fazla ihtiyatla, kesinlikle ve davasını aniden reddetti. Yeğeninin hırslı bir şekilde evlenmesini istiyordu. Değil çünkü onu mutluluğun sahibi olarak görmek istiyordu. Bu da rütbede ve servetin genellikle bağış verdiğine inanılır. Ancak onun katılmak istemesi nedeniyle önem verecekti, ki böyle bir ittifak bunu verecekti. Bu nedenle, keşfettiğinde Valancourt'un, Madame gibi önemli birinin yeğeni olduğunu Clerval'da bu bağlantı için endişelenmeye başladı. Çünkü bu durum sunduğu ihtimalden dolayı Emily için gelecekteki servet ve ayrıcalık vaat etti. Ona yüceltme vaat edildi kendisi için arzulanıyordu. Bu ittifaktaki şansla ilgili hesaplamaları şunlardı: Valancourt'un ya da güçlü bir ipucunun yerine istekleriyle yönlendiriliyordu olasılık görünümü ve beklentisini servete dayadığında Madame Clerval'ın bir kızı. Ancak Valancourt bu durumu unutmamıştı ve bunu düşünmek onu Madame'den beklentilerinde çok mütevazı yapmıştı. Clerval, ilk konuşmasında ilişkiye bile isim vermemiş Madame Cheron ile. Ama Emily'nin gelecekteki talebi ne olursa olsun, bağlantının kendisi için sağlayacağı mevcut ayrıcalık, kesin. Çünkü Madame Clerval'ın kuruluşunun ihtişamı öyleydi, genel kıskançlık ve kısmi taklit uyandırmak için. Böylece yeğenini bir nişana dahil etmeyi kabul etmiş olsaydı, ki bunu sadece kendisi görürdü, uzak ve belirsiz bir sonuca sahip, ona hiç düşünmeden mutluluk. Tıpkı bunu aceleyle yasakladığı zamanki gibi. Gerçi kendisi bu birlikteliği sadece kesin kılmakla kalmıyor. Aynı zamanda akıllıca kılma imkanına sahipti. Bunu yapmak onun şu anki niyetinin bir parçası değildi. Bu dönemden itibaren Valancourt, Madame Cheron ve Emily'yi sık sık ziyaret etti. Ölümünden beri bildiği en mutlu saatleri onun toplumunda geçirdi baba. İkisi de şu anlara o kadar dalmıştı ki ciddiye almıyorlardı geleceğe yönelik düşünce. Seviyorlardı ve seviyorlardı. Ama görmediler ki günümüzün zevkini oluşturan bu bağlılık belki de yılların acılarına sebep oluyor. Bu arada, Madame Cheron'un ilişkisi Madame Clerval ile daha sık görüşmek başladı ve onun kibirliliği nereye giderse gitsin, ilan etme fırsatından memnun olmuştu. Yeğenleri ile yeğenleri arasında süren bağ. Montoni artık şatoda günlük misafir oluyordu ve Emily gerçekten bir talip olduğunu ve tercih edilen bir talip olduğunu gözlemlemeye zorlandı. Teyzesi. Böylece kış ayları, sadece huzur içinde değil, mutluluk içinde de geçti. Valancourt ve Emily, alayının mevzisi Doulaus'a o kadar yakın ki bu sık sık cinsel ilişkiye izin verin. Terastaki pavyon favoriydi röportajlarının sahnesinde Emily, Madame Cheron ile birlikte çalışırdı.
Valencourt ise dahi ve zevk eserlerini yüksek sesle okuyor. Onu dinliyordu, coşkusunu ifade etti ve gözlem için yeni fırsatlar yakaladı ki, zihinleri birbirlerinin mutluluğunu oluşturacak şekilde şekillenmişti, aynı zevk. Her birinin aynı asil ve iyi niyetli duyguları canlandırıyordu. Madame Cheron'un açgözlülüğü sonunda onun kibiriyle boyun eğdi. Bazıları çok Madame Clerval'ın sunduğu muhteşem eğlenceler ve general ona gösterilen övgü. Shirley öncekinden daha fazla endişelendirdi kendi görüşünde ve bunda onu yücelten bir ittifak. Güvence altına alındı dünyadan. Yeğeninin hemen evlenmesi için şartlar önerdi ve Emily'ye bir çeyiz teklif etti. Ancak Madame Clerval eşit şartları yerine getirdi, yeğeni tarafından. Madame Clerval teklifi dinledi ve Emily'nin teyzesinin servetinin görünüşte varisi olduğunu düşünürsek, kabul etti. Bu arada, Emily işlemden haberdar değildi, ta ki Madame Cheron ona düğün için hazırlık yapması gerektiğini söyledi, bu da daha fazla gecikme olmadan kutlanacaktı. Sonra şaşkın ve tamamen güçsüz Valencourt'un istemediği bu ani sonucu açıklamak için, yaşlı hanımlar arasında neler yaşandığından habersizdi ve cesaret edememişti, böyle bir şans umuyorum. Buna kesinlikle itiraz etti. Madame Cheron, ancak şimdi de eskisi gibi çelişkiye kıskançıydı. Eskisi kadar şiddetle hızlı bir evlilik için mücadele etti, ona en uzak ihtimali olan neyse karşı çıktı ve Emily'nin tercihleri, Valencourt'u tekrar gördüğünde kayboldu. Şimdi Valencourt da mutluluğun kendisi için tasarlandığını öğrendi ve bunun vaadini talep etmeye geldi, kendinden geliyordu. Bu evlilik hazırlıkları sırasında Montoni Madame Cheron'un kabul edilmiş sevgilisi. Ve Madame Clerval çok büyük bir şey olsa da yaklaşan bağlantıyı duyunca memnun oldu ve buna istekli oldu. Valencourt'un Emily ile olmasını engellemek için vicdanı ona söyledi ki, onun hiçbir şeyinin olmadığını, böylece barışlarını bozmaya haklıydı ve Madame Clerval, her ne kadar bir kadın olmasına rağmen moda türetme sanatında arkadaşından çok daha az gelişmişti, vicdandan ziyade ayrıcalık ve hayranlıktan gelen tatmin. Emily, Montoni'nin kazandığı üstünlüğü endişeyle izledi. Madame Cheron'un ziyaretlerinin artan sıklığı ve kendi bu İtalyan görüşü her zaman Valencourt'un görüşü tarafından doğrulandı, ondan hoşlanmadığını belirtti. Bir sabah, işte otururken pavyon, baharın hoş tazeliğinin tadını çıkarıyordu. Renkleri şimdi manzaraya yayıldı ve Valencourt'u dinledi. O da okuyordu ama sık sık kitabı bir kenara bırakıp sohbet ettiğinden katılması için çağrı aldı. Madame Cheron'a hemen girdi ve soyunma odasına girmez teyzesinin üzgün ifadesini şaşkınlıkla izledi ve elbisesinin neşesi karşıt görünüyordu. "Peki, yeğen," dedi madam, ve biraz utanç içinde durdu. "Çağırdım seni görmek istedim, sana söyleyeceğim bir haber var. Bu saatten itibaren Signor Montoni'yi amcanız olarak görmelisiniz, biz bu zaman evlenmiştik, günaydın." Tırnak işareti. Şaşırmıştı, evliliğe değil, onun gizliliğine tamamlanmıştı ve bu telaşla duyurulduğu huzursuzluk. Emily, uzunluğu, mahremiyeti teyzesi yerine Montoni'nin isteğine bağladı. Ancak eşi, bunun tam tersini kabul etmeyi amaçlamıştı ve bu yüzden ekledi. "Bakın, bir karmaşadan kaçınmak istedim, ama şimdi tören bitti, artık yapmayacağım. Ve hizmetçilerime duyurmak istiyorum efendileri için Signor Montoni'yi kabul etmeleri gerektiğini." Emily bu görünüşte düşünülmemiş evlilikler için onu tebrik etmeye çalışılan zayıf bir girişim. "Şimdi evliliğimi biraz görkemle kutlayacağım," diye devam etti Madame Montoni. "Ve zaman kazanmak için hazırlıktan faydalanacağım, senin için yapılmış, tabii ki biraz gecikecek. Hazır olan düğün kıyafetlerinizde görünmenizi bekliyorum, bu festivale saygı gösterin. Ayrıca Monsieur Valencourt'a da bildirmenizi istiyorum. Adımı değiştirdim ve o Madame Clerval'ı tanıştıracak. Birkaç gün içinde büyük bir eğlence sunacak, orada onların varlık." Emily o kadar şaşkınlık ve çeşitli düşüncelere dalmıştı ki, Madame Montoni'yi neredeyse hiç cevap gelmedi. Ama isteğiyle geri döndü ve Valencourt'a geçmiş olanları. Bunları duyduğunda en çok şaşkınlık hissi değildi, aceleci evlilikler. Ve öğrendiğinde, bunların araç olarak kullanılacağını öğrendiğinde kendi süslerini ve şatonun kendisini ertelediği gibi, Emily'nin düğün gününe hazır aşağılanacak Madame Montoni'nin kutlamaları onu rahatsız etti. Üzüntü ve öfke onu rahatsız etti alternatif olarak. İkisini de Emily'nin gözetinden gizleyemedi.
Onu bu ciddi duygulardan soyutlamaya ve onu rahatsız eden endişeli düşünceler etkisiz kaldı. Ve, ne zaman, uzun süre ayrıldı, tavrında samimi bir şefkat vardı, onu aşırı derecede etkiledi. Hatta sonunda kaybolduğunda bile gözyaşları döktü Teras. Ama neden yapması gerektiğini tam olarak bilmiyordu. Montoni artık şatoyu ve sakinlerinin kontrolünü ele geçirdi. Uzun zamandır kendi olduğunu düşünen bir adamın rahatlığıyla. Arkadaşı Cavigny, Madame Çırın'a ödeme yaparak son derece faydalı olmuştu. Dikkat ve iltifat vardı, ki bunu istiyordu, ama Montoni bundan çok sık isyan etti. Kendisine daireler tahsis edildi ve ev işçilerinden bir malikanenin sahibiyle eşit derecede itaat ediyordu. Birkaç gün içinde, Madame Montoni söz verdiği gibi muhteşem bir şey yaptı, Valancourt'ta dahil olmak üzere çok sayıda topluluğa eğlence verdi, ancak Madame Clerval ise katılmaktan mazurdudu. Bir konser, balo vardı ve akşam yemeği. Valancourt elbette Emily'nin ortağıydı ve ne zaman dairelerin süslerine bir göz attı, hatırlamadan edemedi. Bunların artık katkıda bulundukları etkinliklerden farklı etkinlikler için tasarlandıklarını kutlamak için, endişesini biraz düşündü, oysa sadece bir süre sonra orijinallerine verilecekti varış noktası. Bu akşam Madame Montoni dans etti, güldü ve sohbet etti durmaksızın. Montoni ise sessiz, çekingen ve biraz kibirli olarak yorgun görünüyordu geçit töreninden ve bir araya getirdiği önemsiz topluluğun bir araya geldiğinden. Bu, onların kutlamasında verilen ilk ve son eğlenceydi, düğün. Montoni, öfkesinin sertliği ve kasvetliliği rağmen gurur. Böyle kutlamalardan keyif almasını engelliyordu, buna son derece istekliydi onları tanıt. Nadiren, herhangi bir adamda daha büyük bir adamla karşılaşabilirdi, kendisinden daha anlayışlı biri olan ve hala nadiren daha anlayışlı biri. Bu taraflarda veya ortaya çıkabilecek bağlantılarda avantaj dengesi bu nedenle onlardan onun tarafında olmalı ve, bunu bildiği gibi, bencil amaçlar için genellikle sıkça ziyaret edildiği için itirazı yoktu sahte yeteneklerini diğer rakiplerle ölçmek için ayrıcalık ve yağma. Ama karısı, ki kendi ilgisi hemen ilgilenen, bazen kibirden daha fazla ayırt ediciliği vardı. Bir diğer kadınlara karşı aşağılığının farkındalığı, kişisel çekicilikte. Bu da keşfe doğal kıskançlıkla birleşerek onun keşifini dengeledi, Doulaus'un karşılayabileceği tüm partilerle karışmaya hazır olmak. Ta ki o düşündüğü gibi, kaybedecek bir kocasının sevgisi olsaydı. Hiçbir motivasyonu yoktu istenmeyen gerçeği keşfettiği için ve bu gerçeği hiç ona zorlamamıştı. Ancak artık bu onun politikasını etkilediği için. Kocasının politikasına karşı çıktı, arkadaşlık eğilimi, daha fazla hevesle. Çünkü ona inanıyordu, bölgenin kadın toplumunda da onun döneminde olduğu kadar iyi karşılanıyordu. Ona hitap ediyordu, etkilenmişti. Evlilikten bu yana sadece birkaç hafta geçmişti ki Madame Montoni haber verdi Emily. Signor'un gerektiği anda İtalya'ya dönmeyi planladığını söyledi, bu kadar uzun bir yolculuk için. Hazırlık yapılabilirdi. Gideceğiz Venedik, dedi. Signor'un güzel bir malikanesi olduğu ve oradan Toskana'daki mülküne geçti. Neden bu kadar ciddi görünüyorsun, çocuk, sen, romantik bir ülkeye ve güzel manzaralara bu kadar düşkün olanlar? Şüphesiz öyle olacaklar, bu yolculuktan çok memnun oldum. O zaman ben partide olacağım mı, hanımefendi, dedi Emily, aşırı bir sesle, sürpriz ve duygu. Kesinlikle, diye yanıtladı teyzesi, seni geride bırakmamız nasıl olur ki? Ama görüyorum ki öyle çevaliri düşünüyor. Henüz yolculuktan haberdar olmadığını düşünüyorum, ama çok yakında öyle olacak. Signor Montoni, Madame Clerval'ı tanıştırmaya gitmiştir, yolculuğumuzu ve aileler arasındaki önerilen bağlantıyı söylemek bundan sonra artık düşünülmemeli. Madame Montoni'nin yeğenine böyle duyduğu duygusuz tavır belki de sonsuza dek ayrılmalı. Onunla birlikte olduğu adamdan hayat boyu birlikte olma noktası. Aksi takdirde yaşaması gereken üzüntüye ek olarak böyle bir istihbarattan acı çekti. Konuşabildiğinde nedenini sordu Madame'in Valancourt'a karşı aniden değişen duyguları. Ama alabildiği tek cevap, Signor'un bağlantıyı yasakladığıydı. Emily'nin makul olarak beklediğinden çok daha düşük olduğunu düşünüyordu. Şimdi işi tamamen Signor'a bırakıyorum, diye ekledi Madame Montoni, ama şunu söylemeliyim ki, 1000. Valancourt hiçbir zaman favori değildi ve aşırı ikna oldum, yoksa onayımı vermemeliydim. Bağlantı. Yeterince zayıftım, bazen çok aptalım.
Acı çekecek kadar güçsüzdüm, diğer insanların beni etkilemek istememesi ve bu yüzden daha iyi. Yargım değişti senin derdinle. Ama Signor çok doğru bir şekilde ve beni ikinci kez azarlamak zorunda kalmayacak. Kararlıyım ki, seni daha iyi yönlendirmeyi bilenlere boyun eğeceksin. Kararlıyım ki, uyumlu olman. Emily, bu etkileyici konuşmanın iddialarına şaşırırdı. Zihni ani şok karşısında o kadar boğulmuş değildi ki. Son zamanlarda ona hitap edilen şeyin neredeyse hiç sesini duymadı. Neyse Madame Montoni'nin zayıflıklarını suçlamaktan kaçınabilirdi başkalarının duygularına karşı. Şefkat olanlar, özellikle de Emily'nin onlarından. Son zamanlarda onu da aynı hırsla bu hayır Madame Clerval'ın ailesiyle bir ittifak kurmayı teşvik etti ve bu da onu Montoni ile evliliği onu yücelttiği için bundan çekilmek kendi çıkarımı ve bununla birlikte yeğenine olan görüşlerini de gösteriyordu. Emily o dönemde çok etkilenmişti ve ne itirazı uygulayabiliyordu, ne de bu konuda bir rica. Ve sonunda sonuncusunu denendiğinde, konuşması duyguları ele geçirdi ve dairesine çekildi. Eğer düşünmek için mevcut zihni mümkün oldu, bu ani ve bunaltıcı bir konu. Morali yeterince kendiye ulaşana kadar çok uzun sürdü, yansımaya izin verecek şekilde düzenlenmişti. Ki yansıma geldiğinde karanlık ve düz bir şekilde berbat. Montoni'nin kendini büyütmeye çalıştığını gördü. Ve ortaya çıktı ki, arkadaşı Giovanni, onun için olduğu kişiydi ilgileniyor. İtalya'ya gitme ihtimali ise daha da karanlık hale gelmişti, o ülkenin çalkantılı durumunu düşündü. O dönemde sivil işler tarafından parçalanmıştı, her küçük devletin komşusuyla savaş halinde olduğu. Bir kargaşa ve hatta her kale bir işgalcinin saldırısına karşı yatkındı. Kişiyi düşündü, onun hemen rehberliğine bağlı olacağı ve o kadar büyük mesafe ki. Onu Valensurt'tan ayırmak ve hatırladığı gibi. Her başka bir görüntü zihninden kayboldu ve her düşünce yine gölgelendi keder. Bu huzursuz halde birkaç saat geçti ve çağrıldığında akşam yemeğinde kendi dairesinde kalma izni istedi, ama Madame Montoni yalnızdı ve bu istek reddedildi. Emily ve teyzesi pek konuşmadılar ziyafet sırasında. Biri acılarıyla meşgul, diğeri ise Montoni'nin beklenmedik yokluğunun yarattığı hayal kırıklığı. Çünkü değil sadece kibirini ihmal etti ama kıskançlığı Sey'nin gizemli bir nişan olarak kabul edilir. Kumaş çekildiğinde ve onlar yalnız başına Emily, Valensurt'tan bahsetmeyi yeniden hatırlattı. Ama teyzesi, hiçbiri yumuşamadı, acıma, pişmanlık uyandırma, öfkelenme. İradesinin karşı çıktı ve Montoni'nin otoritesi sorgulandı. Ancak bunu Emily yaptı her zamanki nazikliğiyle, uzun ve işkence dolu bir sohbetten sonra. Gözyaşları içinde emekli oldu. Salonu geçerken, büyük kapıdan bir kişi girdi, kendisi gözleri aceleyle o tarafa baktı. Montoni olduğunu hayal etti ve geçiyordu, daha hızlı adımlarla ilerledi. O sırada Valensurt'un tanınmış sesini duydu. Emily, o, benim Emily'm, diye bağırdı, sabırsızlıkla titreyen bir sesle. O döndü ve ilerledikçe onun ifadesinden endişelendi, yüzü ve havasının hevesli çaresizliği. Gözyaşları içinde, Emily, "Ay seninle konuşmak istiyorum," dedi. "Söyleyecek çok şeyim var, beni burada sohbet edebiliriz. Ama titriyorsun, hastasın. Sizi bir noktaya götüreyim." Koltuk. Bir dairenin açık kapısını gördü ve aceleyle elini tutup yönlendirdi orasında. Ama onu geri çekmeye çalıştı ve tembel bir gülümsemeyle dedi, "Şimdiden iyiyim. Teyzemi görmek istersen o yemek salonu. Seninle konuşmalıyım, benim Emily'm," Valencourt yanıtladı, "Aman tanrım. Zaten bu noktaya mı geldi? Gerçekten öyle misin, beni istifa etmeye bu kadar istekli mi? Ama burası uygunsuz bir yer, duyuluyorum. Dikkatinizi rica edeyim, sadece birkaç kez olsun dakikalar." "Teyzemi gördüğünde," dedi Emily. "Buraya geldiğimde yeterince berbattım," diye haykırdı Valencourt. Bu soğuklukla, bu zalimlikle mutsuzluğumu artırma, reddetmek. Bunu söylediği umutsuzluk onu neredeyse gözyaşlarına boğacak kadar etkiledi, ama anne. Madame ile konuşana kadar onu dinlemeyi reddetmekte ısrar etti Montoni. "Kocası nerede, o zaman Montoni nerede?" dedi Valencourt, değişmiş bir tonla, "Konuşmam gereken kişi odur." Emily, içinde parlayan öfkenin sonucundan korkarak gözleri titreyerek ona Montoni'nin evde olmadığını söyledi ve yalvardı, onun öfkesini hafifletmeye çalışacaktı. Onun titrek aksanlarına sesiyle dolu, gözleri vahşilikten şefkate anında yumuşadı. "Sen hasta olduklarını söyledi."
"Emily," dedi, "ikimizi de yok edecekler. Affet beni, sevginizden şüphe etmeye cesaret ettiğim." Emily artık ona karşı çıkmadı. Çünkü onu bitişik bir salona götürdü. Montoni'ye adını verdiği bu tarz, kendi ismini verdiği için onu çok endişelendirmişti güvenlik. Şimdi sadece onun haklılığının sonuçlarını önlemek için endişeleniyordu kin içinde. Onun yalvarışlarını dikkatle dinledi ama karşılık verdi sadece umutsuzluk ve şefkatli bakışlarla. Mümkün olduğunca gizleyerek, Montoni'ye karşı hissettiği duyguları, endişeleri yatıştırmak için. Bu onu üzüyordu. Ama onun öfkesine serdiği perdeyi gördü. Ve onun varsayılan huzuru onu daha da endişelendirdiği için, sonunda ısrar etti. Montoni ile görüşmeyi zorlamaya ve herhangi bir önlem alma politikasıyla ilgili bir politika yok. Ayrılıklarını düzeltilmez hale getirebilir. Valencourt bunlara boyun eğdi itirazları ve onun etkili yalvarışları ondan bir söz aldı, ki Montoni onları ayırma planında ısrar etse de, asla yapmazdı yanlışlarını şiddetle telafi etmeye çalışır. "Benim için," dedi Emily, "ne çekmem gerektiğini düşünmek seni böyle bir halden caydırsın intikam." "Senin için Emily," diye yanıtladı Valencourt. Kendi gözleri şefkat ve kederle dolu gözyaşlarıyla doldu, o ise ona bakıyordu. "Evet, evet, kendimi bastıracağım. Ama, sana verdiğim halde bunu yapmaya dair ciddi sözüm. Beklemeyin ki yumuşak bir şekilde Montoni'nin yetkisi, yapabilseydim, sana layık olmazdım. Ama o Emily, beni sensiz yaşamaya ne kadar mahkum edebilir, ne kadar sürer ki Fransa'ya dön." Emily, değişmez sevgisini güvence vererek onu yatıştırmaya çalıştı. Ve bir yıldan biraz fazla bir süre içinde kendi haline geleceğini temin ederek. Hanımefendi, teyzesine akraba olarak, yaşının vasiliğinden gelecek sonra onu serbest bırakır. Bu güvenceler Valencourt'a pek teselli vermedi, o zaman İtalya'da olacağını ve onların kontrolünde olacağını düşündü, haklarıyla onun üzerindeki egemenliği sona ermeyecekti. Ama o etkilendi, onlar tarafından teselli edildi. Emily, aldığı söz ve onun verdiği sözüyle teselli olmuş görünüşte sakinlikle onu terk etmek üzereydi ki teyzesi odaya girdi. O yeğenine keskin bir azarlama bakışı attı. O da hemen geri çekildi ve Valencourt'a karşı kibirli bir hoşnutsuzluk. "Bu, sizden beklemem gereken davranış değil, efendim." Dedi ki, "Seni evimde görmeyi beklemiyordum. Sen orada olmuşsun ziyaretlerinizin artık kabul edilebilir olmadığını. Hele ki bunu yapacağınızı bildirmişti yeğenimle gizli bir görüşme talep edecek. O da bunu kabul edecekti bir." Valencourt, Emily'yi böyle bir plandan aklamanın gerekliliğini görerek kendi ziyaretinin amacının bir röportaj talep etmek olduğunu açıkladı. Montoni ile birlikte konuştu ve ardından konuya temperlenmiş bir şekilde girdi. Madame Montoni'nin saygınlığından ziyade cinsiyetin ruhu, talep etti. Suçlamaları sert bir uyarı ile yanıtlandı. Yine yakındı, ihtiyatlılığı, şefkat dediği şeye asla boyun eğmişti ve eklemişti ki, önceki rızasının aptallığını o kadar farkındaydı ki, tekrarlama ihtimali olduğunda, ilişkiyi tamamen Signor Montoni'nin davranışı. Ancak Valencourt'un duygusal hiçbası, sonunda onu mantıklı hale getirdi. Bir miktar değersiz davranışına rağmen utanç duymaya açık hale geldi, ama pişmanlık değil. Valencourt'tan nefret ediyordu, onu bu acı verici hisse uyandırdı ve kendisinden memnun olmadıkça ondan nefret duyduğu oranda arttı. Bu aynı zamanda daha köklüydü, çünkü onun soğukkanlı sözleri ve böyle bir tavır vardı ki, onu suçlamadan, kendini suçlamaya zorladı ve hiçbiri ona bir umut bırakmadı. İğrenç portrenin onun karikatürü olduğuna dair önyargı ya da şiddetli kırgınlığı ifade etmek için bir bahane sundu ve bunu düşündü. Sonunda öfkesi öyle bir zirveye ulaştı ki, Valencourt'un aniden evden ayrılmak zorunda kaldığını, yoksa kendi saygınlığını aşırı bir cevapla kaybetti. O zaman ikna oldu ki, Madame Montoni'den ne acıma ne de adalet için umudunu yoktu, suçluluk acısını hissedebilen bir insandan beklenebilirdi, tövbe alçak gönüllülüğü. Montoni'ye de aynı derecede umutsuzlukla baktı. Çünkü neredeyse belli oluyordu ki bu ayrılık planı onunla başlamıştı ve olası değildi ki kendi görüşlerini, zorunlu olan yalvarışlara veya itirazlara bırakacaktı, öngörmüş ve direnmeye hazır olmuşlardır. Yine de, verdiği sözü hatırlıyor Emily. Aşkına karşı kıskançlıktan çok daha şefkatliydi sonuç olarak. Valencourt gereksiz yere hiçbir şey yapmamaya özen gösterdi, Montoni'yi rahatsız ettiğini belirtti.
Bu nedenle ona bir görüşme talep etmemesi için yazdı. Ama birini istemeye çalıştı ve bunu yaptıktan sonra sakinlikle beklemeye çalıştı cevap ver. Madame Clerval bu olayda pasifti. Onayını verdiğinde Valensurt'un evliliği, Emily'nin Madame Montoni'nin servetinin varisi. Ve yine de, evlilik törenlerinde ikincisi, bu beklentinin yanlışlığını fark ettiğinde. Vicdanı birliği engellemek için herhangi bir önlem almasını engellemişti, imtiyet. Onu herhangi bir adım atmaya itecek kadar aktif değildi, ki şimdi bunu tanıtabilir. Tam tersine, gizlice memnundu Valencourt. Bir nişandan serbest bırakıldı ve bunu şu şekilde kabul etti şans açısından. İttifakının düşündüğü gibi lisenetinden daha düşük Montoni'nin Emily'nin güzelliğine utanç verici olmasını ve gururu ailesinden bir üyesinin bu reddedilmesinden yaralandığı için göstermekten çekinmedi, sessizlikten ziyade öfkeyle. Montoni, Valencourt'a verdiği cevabda bir görüşme olarak bunların ikisinin de olamayacağını söyledi, birinin itirazlarını ortadan kaldırmaz, diğerinin isteklerini aşmaz. Sadece aralarında faydasız bir kavga yaratmak için hizmet eder. Bu yüzden düşündü, reddetmek haklı. Emily'nin önerdiği politika ve ona verdiği sözü göz önünde bulundurarak, Valencourt onu Montoni evine yönlendiren dürtüyü bastırdı, ricalarına karşı reddedilenleri talep ediyordu. Sadece kendi fikrini tekrar etti, onu görmek için teklifler. Durumunu anlatan tüm argümanlarıyla onları destekliyor önerebilir. Böylece birkaç gün geçti, bir tarafta itiraz olarak ve diğer yandan esnek olmayan inkar. Çünkü ister korku, ister utanç olsun, ister her ikisinden de kaynaklanan nefret, Montoni'nin yaraladığı adamdan uzaklaşmasına neden oldu. Reddinde kesinlikle davrandı ve ne acımaya razı değildi. Valensurt'un mektuplarında tasvir edilen acı ve tövbeye uyanmadığı bir acı kendi adaletsizliğini, kullandığı sert azeritlerle ele almıştır. Sonunda, Valensurt'un mektupları açılmadan geri gönderildi ve ardından ilk mektupta tutkulu umutsuzluk anlarında, Emily'ye verdiği tüm sözü unuttu, sadece ciddi bir saldırı şiddetten kaçınmasını sağladı ve Montoni'nin evine hızla gitti. Chateau onu başka bir şekilde görmeye kararlıydı. Montoni kabul edilmedi ve Valencourt, daha sonra Madame için sorduğunda ve hanımefendi St. Aubert'ın hizmetçiler tarafından kesinlikle kabul edilmemesi reddedildi. Onlarla yarışmaya girmeyi seçmeyerek, sonunda ayrıldı ve çılgınlığa yaklaşan bir ruh haliyle eve dönerken şöyle yazdı Emily'ye. Yaşananları, tüm acısını sınırsızca ifade ediyordu ve yalvardı. Çünkü başka türlü onu görmeyi ummaması gerekiyordu. Hemen Montoni'nin bilmediği bir röportaj verecekti. Kısa süre sonra bunu başarmıştı, tutkuları daha ılımlı hale geldi. Bunu anladı, Emily'ye yeni bir sıkıntı konusu verme hatasını kendi acısının güçlü bir şekilde bahsedilmesi, dünyanın yarısını verecekti, eğer mektubu geri almak için onun olsaydı. Ancak Emily, yaşadığı acıdan kurtuldu. Madame Montoni'nin şüpheli politikası sayesinde bu durumdan etkilenmiş olmalı. Montoni'nin şüpheli politikası yeğenine hitaben tüm mektupların kendisi ve bunu İnceleyip şu ifadeleri takındıktan sonra Valensurt'un Montoni'den bahsetmesi tetiklediği öfkeyi sona erdirmişti, alevlere gönderdi. Montoni ise, her gün Fransa'dan ayrılmak için daha sabırsızlanarak, tekrar yolculuk hazırlıklarında görev alan hizmetçilere gönderilme emirleri ve belirli bir iş yürüttüğü kişilere de yöneldi. O Valensurt'un umut içinde yazdığı mektuplara sabit bir sessizlik bıraktı. Daha büyük iyilik ve tutkuyu bastırmış. Onun aleyhine ihlal etmiş politika sadece Emily'ye veda etme izni verilmesini talep ediyordu. Ama Valencourt gerçekten çok birkaç gün içinde yola çıkacağını öğrendiğinde ve bunun onu bir daha görmemesi gerektiğini, her şeyi unuttuğunu, tedbirli bir şekilde Emily'ye yazdığı ikinci mektupta bir teklif sunmaya cesaret etti: gizli evlilik. Bu da Madame Montoni'ye iletildi ve sonuncusu Emily'nin Doulaus'taki kaldığı gün geldi. Valencourt'a izin vermeden acılarını yatıştıracak bir replik ya da ona bir umut bile verilmesi için. Bir umut bile. Veda röportajı. Valencourt için bu işkence dolu gerilim döneminde. Emily bazen ani ve telafi olmayan talihsizliklerle yaşanan türden bir sersemleme zihni boğuyor. Onu en nazik sevgiyle seviyor ve uzun zamandır onu tüm geleceğinin dostu ve yoldaşı olarak görmeye alışkındı. Günlerde, onunla bağlantılı olmayan mutluluk fikri yoktu. O zaman, aniden acı çekmiş olmalıydı, belki sonsuza dek ayrılmış.
Kesinlikle uzak bölgelere atılacak. Birbirlerinin varlığını neredeyse duymadıkları bir dünya. Ve hepsi bu, Montoni gibi bir yabancının ve bir yabancının iradesine itaat etmek için son zamanlarda düğünlerini hızlandırmak için sabırsızlanmıştı. Oyun kibirli, yasını bastırmaya çalıştığı ve bir olaya teslim olduğu için kendini beğenmişti. Ki bundan kaçınamıyordu. Valensurt'un sessizliği ondan daha çok üzülüyordu, onu şaşırttı, çünkü bunu adil bir duruma bağladı. Ama o gün, ondan önce, ayrılması gereken Doulaus'a geldi ve duydu ondan veda etmesine izin verildiğinden bahsedilmedi. Her yerde keder çöktü düşünce. Bu da onu ondan bahsetmeye isteksiz bırakmıştı ve sordu Madame Montoni. Bu teselli reddedilip reddedilmediği. Teyzesi bildirdi kendisinin de öyle olduğunu ve kendisinin de aldığı provokasyondan sonra. Valensurt'tan son görüşmelerinde ve Signor'un zulmüyle karşılaştığı mektuplarından zarar görmüştü. Bu yüzden temin etmek için hiçbir yalvarma işe yaramamalıydı. Eğer şövalye bizden böyle bir iyilik bekliyorsa, dedi, çok farklı davranmalıydı. Yapmalı, sabırla bekledik, ta ki bunu kabul etmeye niyetli olup olmadığımızı öğrenene kadar. Ve gelmedi ve bana azar vermedi. Çünkü bana yeğeni ona karşı çıktı ve sonra Signor'u rahatsız etmeye devam etti. Çünkü o da öyle yaptı, böyle çocukça bir ilişki yüzünden tartışmaya girmeyi uygun görme. Onun davranışları son derece kibirli ve küstahtı ve ben adını asla duymamak ve senin o aptal kederlerden ve kaprislerden daha iyi. Diğer insanlara benzemek ve değil o kasvetli ifadeyle ortaya çık, sanki ağlamaya hazırmış gibi. Ama yine de hiçbir şey söylemiyorsun, derdini benim penetrasyonumdan saklayamıyorsun. Görebiliyorum şu anda ağlamaya hazırsın, ama ben seni bunun için azarlıyorum. Evet, şimdi bile, emirlerime rağmen. Emily, gözyaşlarını saklamak için arkasını döndü ve gözyaşlarını şımartmak için odadan çıktı. Ve gün, belki de yaşadığı gibi yoğun bir acı içinde geçti, daha önce hiç bilinmemişti. Gece için odasına çekildiğinde, odaya girdiğinde kendini yerleştirdiği sandalyede kaldı. Ailenin tüm üyelerinden çok sonra da yasına dalmıştı. Hariç kendisi ise dinlenmek üzere emekli edildi. Kendini inançtan vazgeçiremezdi, şu Valencourt ile ayrılmıştı ve daha fazla görüşmemişti. Ortaya çıkmayan bir inanç sadece öngörülen koşullardan. Çünkü yolculuğun uzunluğuna rağmen dönüş süresi belirsizliği başlamak üzereydi. Birlikte aldığı yasaklarla, bunu haklı çıkarıyor gibi görünse. O da boyun eğdi bir ön sezi sandığı bir izlenimle. Yani gideceğine dair bir izlenim Valensurt'tan sonsuza dek. Hayal gücüne ne kadar korkunç gelmişti aralarındaki mesafe, Alpler, o devasa engeller. Yükselir ve tüm ülkeler her birinin ihtiyaç duyduğu bölgeler arasında uzanır var ol. Ama komşu eyaletlerde yaşamak, hatta aynı ülkede bile yaşamak onu görmeden. Bu inançla karşılaştırmalı bir mutluluk vardı, korkunç bir mesafe uzunluğu. Zihni, sonunda halini düşünmekten o kadar huzursuzdu ki, ve Valensurt'u son kez gördüğüne inanmak. Aniden çok zayıfladı ve odada bir şey ararken onu hayata döndürebilirdi. Diye kaset gözlerken fırlatacak gücü vardı, biri açık, yanına oturdu. Hava ruhunu hatırlattı ve hala ay ışığı, uzun bir caddenin ağaç çanaklarına düşen, karşısında pencere. Onları biraz yatıştırdı ve egzersiz yapıp yapmaya karar verdi, açık hava. Şakaklarını saran yoğun acıyı hafifletmiyordu. Şato, her şey sessizdi. Ve büyük merdivenden salona inerek, oradan hemen bahçeye giden bir geçit vardı. Yumuşak ve duyulmadan, diye düşündü, kapıyı açtı ve caddeye girdi. Emily vefat etti, adımlar şimdi aceleci, şimdi ise sendeleyerek geliyordu. Gölgeler arasında kandırılmış ağaçlar. Uzak perspektifte birinin hareket ettiğini sanki gördüğünü düşündü. Ve bunun Madame Montoni'nin casusu olduğundan korkuyordu. Ancak yeniden ziyaret etme arzusu Valencourt ile birçok mutlu saat geçirdiği pavyonda Languedoc ve doğduğu Gaskonya üzerindeki geniş perspektifi onunla birlikte hayranlıkla izledi. Gözlemlenme korkusunu yenerek üst bahçe boyunca uzanan teras. Tüm alt bir tane ve mermer basamaklarla iletişim kuran bir grup ile iletişim kurulmuştu. Avenue'yu sonlandırdı. Bu basamaklara ulaştıktan sonra, mesafe için etrafına bakmak için bir an durdu. Şatodan şimdi korku yükseliyordu. Sessizlik ve belirsizlik, saat uyanmıştı. Ama bunu haklı çıkaracak hiçbir şey göremediği için ay ışığının uzun ve geniş yürüyüşü gösterdiği terasa çıktı, çadırın ucunda yer almışken.
Işınlar yüksek tepenin yapraklarını gümüşle boyamıştı, sağda sınırı olan ağaçlar ve çalılar ve tüylü zirveler bahçeden soldaki korkulukla aynı seviyeye yükselen aşağıda. Şatodan uzaklaşması yine onu endişelendirdi, dinlemek için durdu. Gece o kadar sakindi ki, hiçbir ses çıkamazdı ama sadece duydu bülbülün hüzünlü tatlılığı, hafif titremesiyle birlikte yapraklarını bırakır ve pavyona doğru ilerlerken, oraya varınca, karanlık duyguyu engellemedi, daha kapsamlı bir bakış sahne heyecanlandırırdı. Kafesler geriye atıldı ve ötesine doğru görünüyordu kuşatılmış kavisleri, ay ışığı manzarası. Gölgeli ve yumuşak, korulukları ve göze doğru yavaş ve belirsiz uzanan ovalar. Uzak dağlar daha güçlü bir parıltı kazanıyor ve nehrin daha yakın olduğunu ay yansıtıyor. Ve ışınlarına titreyiyordu. Emily, kafese yaklaşırken bunun özelliklerini fark etti, sadece Valensurt'u daha hemen ilgisine çektiği için bu sahneyi tercih etti. "Ah," dedi, ağır bir iç çekişle ve kendini bir pencere yanındaki sandalye. "Ne kadar sık birlikte oturduk Spot, sık sık o manzaraya bakmıştım. Asla, asla artık asla birlikte bakacağız, asla, belki de bir daha asla. Her birimize bakmayacağız." diğer. Gözyaşları aniden korkuyla kesildi, yanında bir ses konuştu. Pavyon, çığlık attı, tekrar konuştu ve Valensurt'un tanınmış tonları. Gerçekten de onu destekleyen Valensurt'tu. Kolları. Bazı anlar için duyguları konuşmaya katlanmadı. "Emily," dedi Valencourt uzun sürece, elini onun eliyle tutarken. "Emily." Ve yine sessizleşti, ama aksanı, ki adını telaffuz etti, tüm şefkatini ve hüzününü ifade etti. "Ah benim Emily'm," diye devam etti, uzun bir duraklamadan sonra. "O zaman görüyorum, bir kez daha duy, o sesi tekrar duy. Bunu hayaletle kurdum yer, bu bahçeler, birçok gece boyunca. Çok hafif bir sesle seni görme umudum. Bu benim geriye kalan tek şansımdı ve şükürler olsun cennet. Sonunda başarılı oldu, mutlak olmaya mahkum değilim umutsuzluk." Emily bir şey söyledi. Ne olduğunu neredeyse hiç bilmiyordu. Değişmezliğini ifade ediyordu, sevgi ve zihnindeki huzursuzluğu yatıştırmaya çalıştı. Ama Valencourt bir süre sadece duygularını anlamsız ifade edebiliyordu. Ve, biraz daha sakin olduğunda, "Buraya geldim. Kısa süre sonra gün batımına kadar bahçelerde ve bu pavyonda hep izledim o zamandan beri, çünkü artık seni görme umudunu tamamen kaybetmiş olsam da. Göremiyordum kendimi, sana bu kadar yakın bir yerden koparmaya kararlıydım ve muhtemelen koparmalıydım." Şatoda sabah doğana kadar oyalandı. O anlar ne kadar ağır bir şekilde geçti, ama bazen hangi duygularla işaretlenmişti. Ayak sesleri duyduğumu sandım, yaklaştığını düşündüm. Sonra yine, sadece ölü ve kasvetli bir sessizlik algılandı. Ama açtığınızda pavyonun kapısını açtı ve karanlık benim ayırt etmemi engelledi kesinlik. Aşkım mı? Kalbim umutlarla öyle güçlü atıyordu ve konuşamadığım korkuları. Üzgün aksanları duyduğum anda sesin, şüphelerim yok oldu. Ama korkularım yok oldu. Ta ki benden bahsedene kadar. O zaman, duygularımın aşırı etkisiyle seni korkutma korkusunu kaybettim. Yapamadım, daha fazla sessiz ol. Ah, Emily. Bunlar, sevinç ve kederin mücadele ettiği anlardır, o kadar güçlü ki kalp neredeyse yarışma. Emily'nin kalbi bu iddianın doğruluğunu kabul etti. Ama sevinç Valencourt ile böyle tanışırken hissetti, tam da Say'ın ağıtlandığı anda. Muhtemelen bir daha karşılaşmamaları gerekiyor, kısa sürede kedere dönüştü. Bir yansıma olarak düşüncelerini ele geçirdi ve hayal gücü geleceğin vizyonlarını uyandırdı. O destek olmak için gerekli olan sakin ve zihin onurunu geri kazanmak için mücadele etti bu son. Görüşme boyunca onu ve Valensurt'un bunu tamamen kabul ettiğine ulaşılması imkansızdı. Çünkü neşesinin taşıyıcıları aniden acı çektiğini ve en tutkulu dilde dehşetini dile getirdi. Bu ayrılık ve tekrar buluşma umutsuzluğu. Emily ağladı sessizce onu dinlerken, sonra kendi sıkıntısını yönetmeye çalışırken. Ve onun sakinleştirmesi için, umut verebilecek her türlü durumu önerdi. Ama korkularının enerjisi onu hemen dostça yanılgıları fark etmeye yönlendirdi. Kendisine ve ona dayatmaya çalıştı ve aynı zamanda hayal etmeye çalıştı sebebinden çok güçlü olan illüzyonlar vardı. "Benden gidiyorsun," dedi, "uzak bir ülkeye, ne kadar uzak. Yeni topluma, yeni arkadaşlara, yeni hayranlara, insanlara da. Kim seni beni unutturmaya ve yeni bağlantılar kurmaya çalışacak? Nasıl yapabilirim bunu, bil ve bilme."
Benim için asla geri dönmeyeceksin, asla dönemeyeceksin, asla olamayacağın benim. Sesi iç çekişle boğuştu. O zaman, dedi Emily, çektiğim acıların önemsiz ve geçici bir çıkardan gelir, inanıyorsun. Acı çek, diye araya girdi Valancourt, benim için acı çek. O Emily, ne kadar tatlı, o sözler ne kadar acı, ne rahatlık, ne acı veriyorlar. Sevginizin kararlılığından şüphe etmemeliyim, ama gerçek aşkın tutarsızlığı o kadar büyüktür ki. Her zaman uyanıktır şüphe, ne kadar mantıksız olursa olsun. Her zaman yeni güvenceler almak istiyorum ilgisini çeken nesnesi ve bu yüzden her zaman yeniden. Canlanmış hissediyorum, sanki yeni bir inanç. Sözlerin bana senin için değerli olduğumu söylediğinde inanç ve bunları istediğimde, ben şüpheye geri dönmek, çoğu zaman umutsuzluğa dönüşmek. Sonra öyle görünüyor kendini toparladı. Ama ne kadar zavallıyım, böyle işkence ediyorum seni. Ve bu anlarda da, seni destekleyip teselli etmem gereken benim. Bu düşünce Valancourt'u şefkatle sardı ama tekrar umutsuzluk. Yine sadece kendisi için hissetti ve bu acımasızlığı yüzünden tekrar yas tuttu ayrılma. O kadar tutkulu bir ses ve kelimelerle ki, Emily artık yapamıyor kendi yasını bastırmak ya da onun yasını yatıştırmak için mücadele ediyordu. Valancourt, bunlar arasında sevgi ve acıma duyguları, bastırma gücünü ve neredeyse dileğini kaybetmiş huzursuzluğu ve sarsıcı hıçkırıklar arasında, bir anda, gözyaşlarını öptü, sonra acımasızca söyledi ki, belki de asla olmaz yine onun için ağladı, sonra daha sakin konuşmaya çalıştı ama sadece haykırdı. Ah Emily, kalbim kırılacak, ayrılamam, ayrılamam sen. Şimdi, o yüze bakıyorum, şimdi seni kollarımda tutuyorum. Kısa bir süre içinde, tüm bunlar bir rüya gibi görünecek. Bakacağım, göremiyorum sen. Yüz hatlarını hatırlamaya çalışacak ve izlenim kaybolacak hayal gücümden. Senin sesinin tonlarını duymak ve hatta hafızanı duymak sessiz kalacağım. Seni bırakamam, bırakamam. Neden hayatımız boyunca mutluluğumuzu insanların iradesine bırakmak zorunda kalmasını sözünü kesin. Ve seni bana vermekten başka bir gücüm yok mu? O Emily. Kendi kalbine güvenmeye cesaret et, sonsuza dek benim olmaya çalış. Onun sesi titredi ve sessizdi. Emily ağlamaya devam etti ve sessizdi ayrıca. Valancourt derhal bir evlilik teklif ettiğinde ve ertesi sabah erken saatlerde Madame Montoni'nin evinden ayrılması gerekirdi evini ve onun tarafından Augustins Kilisesi'ne götürülmesi istendi. Orada bir rahip onları birleştirmeyi beklemeli. Sessizlik, sevgiyle dikte edilen bir teklifi dinlediği sessizlik ve umutsuzluk. Ve neredeyse imkansız göründüğü bir anda zorlanıyordu karşı çıkacaktı. Kalbi bir ayrılığın acılarıyla yumuşadığında. Bu sonsuz olabilir ve aklı aşk illüzyonlarıyla gizlenmiş olabilir ve korku, reddedilmeyeceğini ummaya teşvik etti. Konuş, benim Emily, dedi Valancourt hevesle, sesini duymama izin ver, bana ver kaderimi onayladığını duyuyorum. Konuşmadı, yanağı soğuktu ve duyuları onu yarı yolda bırakmış gibi görünüyordu ama bayıldı. Valancourt'a korkuyla hayal gücü vardı, ölüyor gibi görünüyordu, adını çağırdı, Rose. Yardım için şatoya gitmesini, sonra durumunu hatırlayarak. Gitmekten ya da onu bir an için terk etmekten korkuyordu. Birkaç dakika sonra derin bir iç çekti ve canlanmaya başladı. Çatışma sevgi ile şu anda ona olan görev arasında acı çekmişti babasının kız kardeşi. Gizli bir evliliğe karşı duyduğu nefret, korkusu dünyaya utançlarla ortaya çıkmak. Ki bunlar sonunda sefalet ve tövbe içinde sevgisinin nesnesi, tüm bu çeşitlilikler. İlgi, zaten hüzünle yorgun bir zihin için çok güçlüydü ve onun Reason geçici bir askıya alma yaşadı. Ama görev ve sağduyu çatışma sonunda sevgi ve yas üzerine zafer kazandı önsezi. Her şeyden önce, Valancourt'u unutulmaya sokmaktan korkuyordu ve boş bir pişmanlık. Gördüğü ya da gördüğünü sandığı şey, çok kesin olmalı mevcut koşullarda bir evliliğin sonucu. Ve o hareket etti, belki de, dayanmaya karar verdiğinde kadın dayanıklılığından biraz daha fazlasıyla bir hediye. Uzak bir talihsizliği tetiklemek yerine. Bir samimiyetle, onu ne kadar gerçekten değer verdiğini ve sevdiğini kanıtladı ve onu ona sevdirdi. Mümkünse, her zamankinden daha fazla. Dedi Valancourt'a her şeyi anlattı tekliflerini reddetmenin nedenleri. Onlar, onun Danseuil hakkında etkisini etkiledi gelecekteki refahı hemen çürüttü. Daha doğrusu çelişti. Ama uyandılar ona karşı şefkatli düşünceler.
Tutku ve umutsuzluğun çılgınlığıyla vardı gizlenmiş önce ve aşk. Ki bu da yakın zamanda onu bir teklif etmeye itmişti. Gizli ve doğrudan evlilik, onu bu evlilikten vazgeçmeye zorladı. Zafer kalbi için neredeyse fazla bir şeydi. Emily için çaba gösterdiği yasını bastırıyordu ama artan acı kontrol edilemiyordu. "O Emily," dedi, "seni terk etmeliyim, seni bırakmalıyım ve bunun sonsuza dek olduğunu biliyorum." Yine sarsıcı hıçkırıklar sözlerini böldü ve sessizce birlikte ağladılar, ta ki Emily keşfedilme tehlikesini ve uygunsuzluğu hatırlayana kadar. Bir röportajı uzatmak, ki bu onu kınamaya sürükleyebilirdi. Tüm Shri çağırdı son bir veda için cesaret. "Kal," dedi Valancourt, "kalmanı çağırıyorum. Çünkü çok şeyim var sana söylemek için." Zihnimin huzursuzluğu şimdiye kadar sadece konuşmamı sağladı konuyu meşgul eden konu. Çok fazla şüpheden bahsetmeyi bıraktım önemli. Kısmen de cömert bir şekilde anlattığım gibi görünmesin diye seni geç teklifime uymaya zorlamak için endişelendirmek istiyor. Emily, çok huzursuzdu, Valancourt'tan ayrılmadı, ama onu çadırda ilerlerken Sea şöyle devam etti. "Bu Montoni, onunla ilgili bazı garip ipuçları duydum. Sen mi Madame Quesnel'in ailesinden olduğuna ve servetinin olduğu gibi olduğuna inanıyor öyle görünüyor. Benim de şüphem yok," diye yanıtladı Emily, bir sesli alarm. "İlkiden şüphem yok, ama kesin bir imkanım yok ikincisini yargılayacağımı ve elimdeki her şeyi bana anlatmanızı rica ediyorum duydum. Kesinlikle yapacağım, ama bu çok kusurlu ve tatmin edici değil bilgi. Bunu yanlışlıkla bir İtalyandan aldım, o da bu Montoni'den bir başka kişi. Evliliğinden bahsediyorlardı. İtalyan dedi ki, kastettiği kişi oysa, madam olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi Cheron mutlu. Ondan genel olarak hoşlanmama ifadesiyle bahsetmeye başladı ve sonra karakteriyle ilgili bazı özel ipuçları verdi ve bu da beni çok heyecanlandırdı. Merakını duydum ve ona birkaç soru sormaya cesaret ettim. Kendi dünyasında çekingen bir şekilde cevap verdi. Ama bir süre tereddüt ettikten sonra anladığını kabul etti yurt dışında Montoni'nin çaresiz bir servet ve karaktere sahip bir adam olduğunu düşündü. Dedi Apenninler arasında yer alan Montoni'nin bir kalesi gibi bir şey ve bazı garip durumlar. Eski davranış tarzıyla ilgili olarak bahsedilebilir hayat. Daha fazla bilgi vermesi için onu zorladım, ama güçlü ilginin davranışımda hissetti ve onu korkuttu. Çünkü hiçbir yalvarma başarılı olamadı onunla birlikte bahsettiği ya da ima ettiği koşullar hakkında herhangi bir açıklama yapması Montoni ile ilgili başka bir şey belirtin. Ona şunu söyledim ki, eğer Montoni'nin Apenninler'de bir kaleye sahip olduğu anlaşılıyordu ki bir aileden olduğu ve aynı zamanda çelişiyor gibi görünen bir durum rapor ederek, tamamen paramparça bir talihli bir adam olduğunu bildirir. Başını salladı ve çok şey söyleyebilirmiş gibi görünüyordu ama cevap vermedi. Daha tatmin edici ya da daha olumlu bir şey öğrenme umudu. Beni uzun süre yanında tuttu ve konuyu yeniden başlattım defalarca ama İtalyan kendini yedek bir şekilde sardı, dedi ki, işte ne sadece yüzen bir rapordan tuttuğunu söylemişti ve bu rapor çoğu zaman kişisel kötülükten kaynaklanıyordu ve çok az güvenilmezdi onda. Konuyu daha fazla zorlamayı unuttum. Çünkü onun böyle olduğu açıktı zaten söylediklerinin sonucundan endişelendim ve buna mecbur kaldım. Neredeyse dayanılmaz bir gerilimin olduğu bir noktada belirsizlik içinde kalmaya devam ediyor. Düşün, Emily, seni yabancı bir ülkeye ayrılırken görmek için ne acı çekmeliyim. Ona bağlı bu Montoni gibi şüpheli bir adamın gücü. Ama yapacağım gereksiz yere sizi korkutmamak mümkün. İtalyanın dediği gibi, birincisi, bunun bahsettiği Montoni olmadığını. Ama Emily, iyi düşün ona kendine adamaya karar vermeden önce. Kendime güvenmemeliyim konuş, yoksa son zamanlarda beni etkileyen tüm motivasyonları reddedeceğim. Senin hemen benim olma umudunu bırakmak için. Valancourt aceleyle terasta yürürken, Emily kaldı derin düşüncelerle korkutmaya yaslanıyordu. Az önce sahip olduğu bilgiler heyecanlandı. Belki de hak edebileceğinden daha fazla alarm aldı ve bir kez yükseldi daha çok zıt çıkarların çatışması. Montoni'yi hiç sevmemişti. Gözündeki ateş ve keskinlik, gururlu coşkusu, cesur şiddeti, somurtkan bir gözetim, fırsat ve hatta hafif bir durum bile çağrıştırmıştı gizli ruh, bunu sık sık duyguyla gözlemlemişti. Oysa alışılmıştı yüz ifadesi her zaman küçülmüştü.
Bu gözlemlerden İtalyanların Montone olduğuna daha çok inanmaya meyilliydi, şüpheli ipuçlarını vermişti. Tamamen onun gücünde olma düşüncesi. Yabancı bir toprak onun için korkutucuydu ama sadece korkudan değildi. Valancourt ile derhal evlenmeye teşvik edildi. En nazik aşk zaten davasını savunmaya başlamıştı ama görüşünü yinemedi, görevi. Valancourt için ilgisiz düşünceleri ve incelik. Bu da onu gizli bir birliktelikten isyan etmesine neden oldu. Beklenmedik bir şey vardı ki belirsiz bir korku daha güçlü olurdu. Aşkın birleşik etkisinden ve keder. Ama tüm enerjilerini geri çağırdı ve ikinci bir fetih gerçekleştirdi gerekli. Artık hayal gücü herkesin önerisine uyanmış olan Valancourt ile tutku. Emily'e karşı endişeleri hızla güçlenmişti, onlardan bahsetti ve her an daha da güçlendi. Zihni karamsarken Valancourt ile ikinci bir fetih mümkün değildi diye düşündü, en net ışıkta gördü ve sevgi korkuya yardımcı oldu. Bu yolculuğun İtalya, Emily'yi sefalete sürüklerdi. Bu nedenle, devam etmeye karar verdi, buna karşı çıktı ve ona yasal unvanını vermesini sağladı. Koruyucu, Emily, dedi ciddi bir ciddilikle, şimdi zaman değil, titiz ayrımlar. Şüpheli olanı tartmak ve karşılaştırmak için önemsiz koşullar. Gelecekteki konforumuzu etkileyebilecek. Şimdi çok şey anlıyorum daha net olarak. Ciddi tehlikeler trenine gideceğiniz Montone'nin karakterine sahip bir adamla karşılaşma. O karanlık ipuçları İtalyanca çok konuşuyordu ama Montone'nin fikrinden fazlasını değildi yüzünde. Bile görüldüğü gibi. Sanırım şu anda anlıyorum, orada ima edilebilecek, yazılı olabilecek her şey. O İtalyan, korktuğum kişi ve seni hem senin hem de benim iyiliğim için çağırıyorum. Kötülükleri önlemek için öngörmekten ürperiyorum. Ah, Emily, şefkatim, kollarım seni alıkoysun, onlar, bana seni savunma hakkı ver. Emily sadece iç çekti. Valancourt ise itiraz etmeye ve yalvarmaya başladı, sevgi ve endişenin ilham verebileceği tüm enerjiyle. Ama onunki olarak hayal gücü ona karşılaşacağı olası kötülükleri büyütüyordu. Kendi hayalindeki sisler dağılmaya başladı ve onun abartılı imgeler, bu da onun aklına dayatıyordu. Düşündü ki, yabancının kastettiği kişi Montone'nin kendisi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Hatta eğer öyleyse, sadece İtalyan onun karakterini fark etmiş ve falı kırmış rapordan. Ve Montone'nin yüz ifadesi biraz gevşek görünse de söylentinin bir kısmına göre, böyle koşullardan kaynaklanmadığı bir bunun örtük inancı haklı çıkarılabilir. Bu hususlar muhtemelen bu zaman, aklına bu kadar net bir şekilde gelmezdi. Eğer şu korkular olmasaydı, Valancourt ona tehlikesini öyle bariz abarttı ki, tutku yanılgılarına güvenmemesini teşvik etti. Ama çaba gösterirken hatasını ona ikna etmek için en nazik şekilde, onu yeni bir işe soktu bir. Sesi ve yüzü karanlık bir umutsuzluk ifadesine dönüştü. Emily, dedi, bu an en acı olan, yine de bana gel. Beni sevemezsin, sevemezsin. İmkansız olurdu eğer öyleysen, bu kadar soğukkanlı, bu kadar kasıtlı bir şekilde mantık yürütmen. Ben ayrılık ihtimaliyle ve olası kötülüklerle yüzünden parçalanıyor, bunun sonucunda seni bekliyor, önlenmesi gereken herhangi bir tehlikeyle karşılaşırdım, seni kurtarmak için. Hayır, Emily, hayır, beni sevemezsin. Artık niyetle ya da iddia etmeye vaktimiz çok az kalmış, dedi Emily. Duygularını gizlemeye çalışarak. Henüz öğrenmediyseniz ne kadar değerli olduğunu ve her zaman öyle olacağını kalbime verecek hiçbir güvence veremez inancın. Son sözler dudaklarında tökezledi, gözyaşları hızla aktı. Bu sözler ve gözyaşları bir kez daha, anında bir güçle, aşkına dair inanç getirdi Valancourt'a. Sadece, Emily, diye ağlamaya başladı ve ağlayarak dudaklarına bastırdığı elini. Ama birkaç dakika sonra tekrar uyandı, kendini kederin hoşgörüsünden kurtardı ve dedi ki, seni bırakmalıyım, evet, öyle geç kalsa da şatodan yokluğum ortaya çıkabilir. Beni düşün, aşk ben, uzaktayken, bu inanç benim için teselli olacak. Seni düşünüyorum, seni seviyorum, diye haykırdı Valancourt. Bu taşımaları denetlemeye çalış, dedi Emily, benim iyiliğim için, dene. Senin iyiliğin için, evet, benim için, diye yanıtladı Emily, titrek bir sesle, ben seni böyle bırakamam. O zaman beni bırakma, dedi Valancourt, hızlıca. Neden ayrılalım mı, yoksa yarından daha uzun süreyle mi ayrılalım? Gerçekten de öyleyim, bu anlara karşı eşit değilim, diye yanıtladı Emily.
Kalbimi parçalıyorsun ama bu aceleci, akılsızca asla kabul edemem teklif. Zamanımızı kontrol edebilseydik, Emily, bu kadar acele olmamalıydı, biz koşullara boyun eğmeli. Gerçekten yapmalıyız. Kalbimi, ruhumu zaten söyledim gitmiş. İtirazlarımın gücünü kabul ettin, ta ki şefkatin çağırana kadar belirsiz korkular yarattı. Bu da ikimize de gereksiz acı verdi. Bağışla beni. Daha önce söylediğim nedenleri tekrar etmemi zorlamamamı istemezdim. Bağışlayın, diye bağırdı Valancourt. Ben bir zavallıyım, çok sadece kendime karşı hisseden zavallı. Ben, kim göstermeliydi seni desteklemesi gereken bir adamın direncini artırdım. Senin bir çocuğun davranışıyla acı çekiyor. Affet beni, Emily. Düşünün şimdi değerli olan her şeyden ayrılmak üzereyken zihnimin dikkatini dağıtmak beni. Affet. Sen gittiğinde, acı bir şekilde hatırlayacağım, sana acı çektirdiğim için pişmanlık duyacağım ve boşuna dilediğimi görmeyi dileyeceğim senin, sadece bir an için olsa kederini yatıştırmak için. Yine gözyaşları sesini böldü ve Emily onunla birlikte ağladı. Göstereceğim sevgine daha layıkım, dedi Valancourt sonunda, ben bu anları uzatmayacak. Benim Emily'm, kendi Emily'm. Beni asla unutma. Tanrı bilir ne zaman tekrar karşılaşacağız. Seni onun bakımına bırakıyorum, ah Tanrım, Tanrım, onu koru ve kutsa. Elini kalbine bastırdı. Emily neredeyse cansız bir şekilde göğsünde yattı ve ne ağladı, ne de konuştu. Valancourt, artık kendi sıkıntısını emrederken, onu teselli edip rahatlatıyordu. Ama söylediklerinden tamamen etkilenmemiş gibiydi ve ara sıra çıkardığı bir iç çekiş. Bunu yapmadığını kanıtlayan tek şeydi bayıldı. Onu yavaşça şatoya doğru destekledi, ağlayarak ve konuştu. Ama sadece iç çekişle cevap verdi, ta ki kapıya ulaşana kadar. O kapı sona erdi, bir sokakta bilincini geri kazanmış gibiydi ve etrafına bakınca şatoya ne kadar yakın olduklarını fark etti. Burada ayrılmalıyız, dedi ve durdu. Neden bu anları uzatıyorsun? Bana dayanıklılığı öğret, unutmuşum. Valancourt soğukkanlı bir hava almaya çalıştı. Elveda, aşkım, dedi ciddi bir şefkatle, inan bana. Buluşacağız yine, birbirimiz için buluşuyor, bir daha ayrılmayacağım. Sesi tökezledi, ama toparlanıp daha kararlı bir tonla devam etti. Biliyorsun, senden haber alana kadar ne çekeceğimi düşünmem. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağım, sana mektuplarımı iletiyorum ama bunun ne kadar az olduğunu düşünmekten titriyorum. Ve bana güven aşkım, sevgili aşkın için, bu yokluğu katlanmaya çalışacağım, dayanıklılık. Ah, bu gece ne kadar az şey gösterdim. Elveda, dedi Emily hafifçe sesle. Sen gittiğinde, ben gideceğim, sana söyleyeceğim birçok şeyi düşün. Ve ben çok, dedi Valancourt, henüz seni hiç bırakmadım, hemen bir soru. Bir yalvarış ya da başka bir şey hatırlamadı, aşkımla ilgili bir durum. Bunu içtenlikle belirtmek ve hissetmek istediğim acımasız, çünkü yapamadım. Ah, Emily, bu yüz ifadesi, şimdi üzerinde bakış, bir an içinde gözlerimden silinecek ve tüm çabalar değil. Fancy bunu tam olarak hatırlayabilecek. Ne sonsuz fark bu an ile bir sonraki an arasında. Şimdi, senin huzurundayım, can, baksana. O zaman her şey kasvetli bir boşluk olacak ve ben gezgin, tek evimden sürgün edilmiş. Valancourt onu tekrar kalbine bastırdı ve sessizce orada tuttu, ağlıyordu. Gözyaşları baskı altında kalan zihnini tekrar sakinleştirdi. Yine birbirlerine seslendiler, veda, bir an durdu, sonra ayrıldı. Valancourt sanki zorla kendisi yerden, aceleyle caddeden geçti ve Emily hareket ederken yavaşça şatoya doğru ilerledi. Uzak adımlarını duydu. Dinledi, sesler, giderek azaldıkça, hüzünlü sessizliğe kadar gece yalnız kaldı. Sonra huzur aramak için odasına koştu, ki bu, zavallığından kaçtı.